Arkadaşlar merhaba. Printify'in klon sitesi yani bir baskı sitesi yapmaya çalıştım. Bu siteyi yaparken kullanmış olduğum teknolojiler Next.js, Tailwind CSS, Shotgun, Prisma, onun dışında MongoDB kullandım, Clark kullandım. Bunları kullanarak aynı şekilde karşınızda şu an görmüş olduğunuz gibi Printify'in klon sitesi yapmaya çalıştım. Bu tarz içerikler hoşunuza gidiyorsa kanalıma abone olup aşağı yapmamı istediğiniz bir proje varsa yazabilirsiniz. Elimden geldiğince yapmaya çalışıyorum ama bazen tabii ki o kadar çok yazı oluyor ki yetişemiyorum da. O yüzden dolayı kusura bakmayın. Eğer hazırsanız şimdi birlikte projemizi incelemeye başlayalım. Daha sonra da yazmaya başlayalım. Evet, şimdi projemizde neler var birlikte bunlara bakalım. Şu şekilde bir ana sayfamız var. Ana sayfamız birazcık sadece tasarım olması açısından şu şekilde ekledim. Onun dışında şuradaki şu arkadaşlarla ilgili herhangi bir çalışma yapmadık. Daha çok bizim işimiz katalog sayfasıyla oldu. Clark kullandık. Giriş işlemleri için hemen login diyelim ve giriş işlemi için bir hesap seçelim. Log e, Evet, şu şekilde tıkladıktan sonra istersek bir hesap oluşturabiliyoruz ya da bir hesapla giriş yapabiliyoruz. Ben şu an size iki tane hesap göstereceğim. Bir tanesi admin panelimin olduğu bir hesap. Diğeri ise normal bir hesap. Admin panelimin olduğu hesapta buraya görmüş olduğunuz gibi admin panel diye bir sayfa geliyor ve buradan siparişlerimi görebiliyorum. Buna daha sonra ineceğim zaten. Onun dışında order'a bastığımız zaman geçmiş siparişlerimizi görebiliyoruz. Siparişlerimizle ilgili detaylarımız burada. Tekrar şöyle yeniden geri geleyim. Çıkış yapayım. Şimdi eğer ki kullanıcı admin değilse o zaman sadece mantıken neyin gelmesi gerekiyor? Order'ın gelmesi gerekiyor. O yüzden şimdi admin olmayan bir kullanıcımla giriş yaparak deniyorum. Ve şu an görmüş olduğumuz gibi bu sayfaya herhangi bir girişim bir butonumuz yok. Aynı zamanda admin paneline girmek için yani girmeye çalıştığında not found hatası veriyor. Zaten bunu ilerleyen bölümlerde zaten göstermiş oluyor. Onun dışında tekrar admin hesabımıza girelim ya da bu hesaptan siparişlerimizi vererek devam edelim. Şimdi katalog bölümüne tekrar geliyorum. Katalog bölümünden öncelikle bana diyor ki arkadaşım diyor bir tane resim yüklemen gerekiyor senin diyor. Hemen geliyorum şu şekilde bir resim yüklüyorum. Mesela şu resmi yükleyelim. Öncelikle telefon alanımızı test ederek başlayalım. Telefon alanımız şimdi 3 tane karşımıza seçenek çıkacak. Telefon alanımız, tişört alanımız ve mag alanımız. Bunlarda herhangi birini seçtikten sonra buradaki aşamaları teker teker yapmamız gerekiyor. Telefon aşamasıyla devam edelim. Da telefonu aşamasını yaptıktan sonra resmin buraya görmüş olduğunuz gibi geldi. Ben telefonumun rengini istediğim gibi değiştirebiliyorum. Onun dışında telefonumun fiyatının 12 dolar olduğunu görüyoruz. Bastığım zaman görmüş olduğunuz gibi değiştiğini de görüyoruz. Ne yapıyoruz yani? Buna göre istediğimiz özelliklere göre fiyat için ayarlarımızı zaten yaptık. Şu şekilde telefonumun resmini yerleştireceğim. Bu zaten benim köpeğimin fotoğrafı. Şöyle koyalım ve continue diyelim. Daha sonra karşımıza bir preview sayfasında bunun bir ön izlemesi gelecek. Şu an veri tabanına aynı zamanda kaydediyor bunları. Evet, görmüş olduğumuz gibi şöyle veri tabanına kaydetti ve checkout dedikten sonra siparişimle ilgili ödeme aşamasına geçebiliyorum. Checkout dedim ve ödeme aşamasında bana iki tane seçenek geliyor. Bu aşamalardan bir tanesi EasyCo, bir tanesi Stripe. İki ödeme yöntemini de ekledim. Öncelikle Stripe'ı deneyelim. Daha sonra da EasyCo'yu zaten diğer bir tasarımımızda yine aynı şekilde deneriz. Tekrar Stripe'ı seçtikten sonra şuradaki isimleri vesaire değiştirelim. Deneme YouTube abone ol diyelim mesela. Daha sonra Stripe ödeme yöntemini seçtim. Submit diyorum. Ve beni Stripe'ın sayfasına yönlendiriyor. Evet, Stripe'ın şöyle webhook'unu açtı ve hemen burada bilgilerimi giriyorum. Bana öncelikle Stripe için bir tane test kart lazım. Hemen şuradan geliyorum, bir tane test kart kopyalayacağım ve buraya bilgilerimi gireceğim. 0426 diyelim, 504 diyelim. Şuraya bir şeyler yazayım ve öde diyerek siparişimi başarılı bir şekilde tamamlıyorum. Siparişimi başarılı bir şekilde tamamlarken buradan da yine aynı şekilde görebiliyorum işlemlerimi ve order success dedi. Ben order bölümüne geldiğim zaman bu siparişimi görmüş olduğumuz gibi burada görebiliyorum. Aslına bakarsanız buradaki aşamaları birazcık daha genişletebilirdik. Admin panelinde aslında genişletmiş şekli var. Admin panelindeki tasarım buraya aynı şekilde kopyalanabilir ya da birazcık daha genişletilebilir. Ama bizim son siparişimiz şu an zaten bu. Hemen zaten yeni bir sipariş daha vereceğiz ve birlikte onu da göreceğiz. Şimdi tekrar yeniden katalog bölümümüze gelelim ve yeni bir tane siparişle devam edelim. Yeni siparişimizde bir tişört baskısı yapalım. Tişört baskısı için de şu resmi kullanmak istiyorum. Yine aynı şekilde resmimin yüklenmesini, tişörtle ilgili adımlarımızı yapalım ve EasyCo ile bu sefer ödememizi tamamlayalım. Tekrar geliyorum. Tişörtümü seçtim.
Tişört için resmimi istediğim yere getiriyorum. Resmimi yine aynı şekilde değiştirebiliyorum. Buradan bir boyut seçebiliyorum. Burada bir fiyat değişikliğimiz vesaire bir şeyimiz yok. Continue diyorum ve resmimin direkt bana ön izlemesini getiriyor. Evet. Daha sonra şu an görmüş olduğumuz gibi ön izlemesi bu şekilde. Checkout diyorum. Ve burada EasyCo'yu seçerek ödeme işlemimi gerçekleştireceğim. Buna da diyelim ki mesela EasyCo 1 ya da deneme 2 diyelim. Tekrar geliyorum burada. Submit diyorum. EasyCo bilgilerim zaten girilmiş bir durumda ve Order Success diyerek bana ne yapıyor? İşlemi başarılı bir şekilde yaptığını söylüyor. Tekrar order sayfamıza geldiğimizde görmüş olduğumuz gibi tişörtle ilgili tasarımlarımızın da yine aynı şekilde burada olduğunu görüyoruz. Bir tane de yine aynı şekilde bardak tasarımı yaparak devam edelim. Bardak tasarımı için de şunu kullanacağım. Mesela evet, bardak tasarımı için de şöyle tekrar bardağı seçiyorum. Yine aynı şekilde burada hizalıyorum. Rengini bardağımın istersen değiştirebiliyorum. Daha sonra continue diyorum. Yine bardağımın aynı şekilde ön izlemesini görüyorum. Ve daha sonra checkout diyerek bardağımın da siparişini verebiliyorum. Yine şu an EasyCo'yu direkt deneyelim. Fark etmez. Sadece ikisi de zaten çalışıyor gösterdim. Sadece şu an bu işlemi de tamamlamış olalım. Tekrar order bölümümüze geldiğimizde bardağımızla ilgili siparişimizi de yine aynı şekilde burada görebiliyoruz. Buraya kadar işlemlerimiz tamam. Dediğim gibi diğer sayfalarda çok da fazla bir işimiz yok. Hemen gelelim bir de admin panelimize bakalım. Admin paneli için diğer hesabımla hemen giriş yapıyorum. Evet, admin panelime geldiğim zaman burada toplam kaç tane sipariş varsa görmüş olduğumuz gibi yükleniyor formatında bize geliyor. İşte toplam order sayısı, toplam oluşturulan configuration sayısı, EasyCo kaç kişi ödeme aldı, Stripe kaç kişi ödeme aldı. Bunları burada aynı şekilde görebiliyoruz. Telefon order bölümümüze geldiğimizde şu ana kadar yapmış olduğum denemelerin, testlerin yine aynı şekilde burada orderlarını görebiliyorum. Mesela en son telefon order için bir tane sipariş oluşturmuştuk diğer hesaptan. Burada onunla ilgili durumları görebiliyorum. Şuraya bastığım zaman verilen siparişin nasıl olacağını görebiliyorum. Daha sonra şu anki burada durumun waiting olduğunu görüyorum. Kargoya istersem çevirebiliyorum. İstersem tamamlan diye çevirebiliyorum ya da tekrar istersem buna çevirebiliyorum. Tabii ki burada çeşitli senaryolar uygulanabilir. Ödeme tipi, fiyatı gibi çeşitli bilgilerini yine aynı şekilde burada görebiliyoruz. Base price 12 dolar. Yani normalde silikon kullanılmamış olsaydı 12 dolara olacaktı. Ama silikon kullanıldığı için mesela 16 dolar olacağını bir fiyat artışıyla burada ne yaptık? Yine eklemiş olduk. Yine aynı şekilde diğer tasarımlarımızla buradan hangisini istiyorsak tıklayarak görebiliyoruz. Mag Order bölümüne tekrar gelecek olursak yine aynı şekilde burada da önceki şeyleri görebiliyoruz. Ben birazcık deneme aşamasında yapmış olduğum tasarımlar vesaire var. Bunları yine aynı şekilde burada görebiliyorum. Tişört Order bölümümüze geldiğimiz zaman yine aynı şekilde tişörtlerimizin baskılarını burada görebiliyor. Sipariş durumlarını yine aynı şekilde değiştirebiliyoruz. Evet, şimdi eğer hazırsanız projemizi yazmaya başlayalım. Genel olarak projemiz bu şekilde. Tabii ki daha da geliştirilebilir. Ben şu an için bu kadarını yaptım. Bu tarz içerikler hoşunuza gidiyorsa kanalıma abone olup aşağı tarafa istediğiniz bir proje varsa yorumlar bölümüne yazabilirsiniz. Elimden geldiğince geliştirmeye çalışıyorum. Bazen fırsat bulabildiğimce yazmaya çalışıyorum. Eğer hazırsanız şimdi projemizi yazmaya başlayalım. Evet, şimdi projemizi oluşturmaya başlayalım. Hemen bilgisayarımın D'sinde bir klasör açarak başlayacağım. D, CD, GitHub diyeceğim ve burada projemi oluşturacağım. Öncelikle şu arkadaşı yine aynı şekilde gelip kopyalayayım ve buraya yapıştırayım. Daha sonra benden projemin ismini soracak. Projemin ismi olarak da Printify Clone diyelim. Daha sonra TypeScript, String, Table CSS, SRC istemiyorum. App Router istiyorum. Bu arkadaşı istiyorum ve bu şekilde diyerek kurulum işlemini başlatıyorum. Evet, kurulum işlemimiz bitti. Şimdi hemen projemizi Visual Studio Code'da açalım. Bunun için hemen tekrar geliyorum. CD diyorum. Klasör ismini yazıyorum. Yani projemin ismini yazıyorum. Ve kod nokta diyerek projemi Visual Studio Code'da açıyorum.
Hemen burada bir terminal ekranı açalım ve diğer işlemlerimize devam edelim. Şimdi ben uzun uzun arayüzler yazmak istemiyorum. Bu yüzden dolayı Shotgun kullanacağım. Shotgun'ın içinde bir sürü hazır arayüz var. Bunlardan faydalanacağım. Installation bölümünden Next.js'yi seçeceğim ve şu arkadaşı yükleyerek devam edeceğim. Şimdi normalde ben bunu yüklediğim zaman burada global CSS dosyamdaki dosyaların temizlendiğini ve component isminde bir dosya oluştuğunu göreceğiz ve Shotgun'la ayarlarını buna göre ne yapacağız? Yapacağız. Şimdi bana diyor ki arkadaşım diyor benim diyor bazı standart renklerim var diyor. İnsanlar bunları kullanıyorlar diyor. Sen de bunları kullanmak ister misin diyor. Default ya da New York diye görmüş olduğun gibi renkler var diyor. Biz herhangi birini seçeceğiz. Daha sonra diyor ki işte bunlar var diyor. Bunlardan var mı istediğin diyor. Biz yine aynı şekilde bunlardan birini seçeceğiz ve no diyeceğiz. Çünkü ben buradaki renklerin hiçbirini kullanmayacağım ama mecburen ilk başta yes deyip daha sonra no demem gerekiyor. Bunu bu şekilde yazdıktan sonra bana ne yapacak? Yükleme işlemini başlatacak. Bir komponent dosyası oluşturdu. Şuraya komponent.json oluşturdu. Lib dosyası oluşturdu. Ve global CSS'in içini tamamen temizledi. Eğer ki ben buna yes demiş olsaydım buraya kendi renklerini de ekleyecekti. Dediğim gibi ben istemiyorum. Şimdi bunu yaptıktan sonra başka neler yapacağız? Şimdi hemen şöyle yapacağım. Ee, Şimdi normalde ben komponent klasörünü görmüş olduğumuz gibi içinin boş olduğunu görüyoruz. Şimdi biz burada neleri kullanabileceğimizi düşünüyorsak aynı şekilde ekleyeceğiz. Şimdi onun dışında buraya bir tane lib dosyası oluşturdu ve bunun içinde bir tane CN kütüphanesi var. Bunun Shotgun diyor ki arkadaşım diyor ben bunu kullanıyorum diyor. İşte klasları birleştirmem gerekiyor diyor. Bazı durumlar oluyor diyor. İstiyorsan diyor sen de aynı şekilde bu CN'yi kullanabilirsin diyor. Biz de zaman zaman kullanacağız. Şimdi hemen ihtiyacımız olan şeyleri yani birazcık şey olacak ama kaba taslak olacak ama yani ihtiyacımız olabileceğini düşündüğümüz şeyleri buradan direkt kendimiz yükleyelim. Mesela butona muhakkak ihtiyacım olacak. O yüzden dolayı ne yapıyorum? Butonu hemen buraya yüklüyorum. İhtiyacım olduğu zaman yine aynı şekilde Shotgun'a geleceğim ve yüklemem gereken diğer şeyleri aynı şekilde bakarak yükleyeceğim. Zaten çoğu zaman takıldığım bir yer olduğu zaman veya hazır bir şeyler kopyalamam gerektiği zaman zaten yine aynı şekilde ne yapıyorum? Shotgun'a gelip aynı şekilde yüklüyorum. Daha sonra Aspect Ratio şu şekilde bir alan var. Slider alanımız gibi bir alan olacak. Bunu belki kullanabilirim. Onun dışında ürünlerimiz için kart alanımız olacak. Kartı kullanabiliriz. Hemen şunu aynı şekilde gelip yazalım. Buraya bakın görmüş olduğumuz gibi bunlar da buraya yükleniyor. Başka açılır menülerimiz olacak. Bu yüzden dolayı burada diyalog kullanabilirim. Şöyle. Başka combo box'a belki ihtiyacımız olabilir. Açılır menü bunu gerçi bu birazcık karışık. Bunu ihtiyacımız olursa yükleyelim. Daha sonra yine açılır bir menü olarak drop down menüye ihtiyacımız olacak. Bunu aynı şekilde gelip yükleyelim. Başka neye ihtiyacımız olabilir? Şöyle bakalım. Progress'e ihtiyacımız olabilir. Şunu aynı şekilde gelip yükleyelim. Evet. Daha sonra forma ihtiyacımız olabilir. Şuradan formu yine aynı şekilde gelip yükleyelim. Başka hata mesajları için vesaire tosta ihtiyacımız olabilir şu şekilde mesajlar yazsın diye yine aynı şekilde gelip bunu yükleyelim. Başka label'a, table'a böyle şeylere de ihtiyacım olacak. Hemen bunları da yine aynı şekilde gelip yüklüyorum. Label yüklenmiş olabilir. Evet yüklenmiş. Başka sanırım eksiğim çok fazla yok gibi. Eğer ki de zaten ihtiyacım olursa yine aynı şekilde geleceğim. Burada yapacağım. Şimdi hemen şöyle npm run dev diyelim ve projemize bir bakalım ne oldu ne bitti. Localhost 3000'de şu şekilde projemi açıyorum. Evet görmüş olduğumuz gibi bir tasarım geldi. Şimdi bize bu gelen tasarım tam olarak ne? App klasörünün içindeki page.tsx sayfası. Biz şu ana kadar yüklemiş olduğumuz arayüzlerden bir tanesi mesela burada kullanmayı deneyelim. Hemen şu şekilde bir buton yazıyorum. İçine diyelim ki test diyelim. Yeniden bir tane daha şöyle yapalım daha doğrusu. Evet şöyle bir tane aç kapat yapayım. Şöyle. Tekrar yeniden buraya geleyim. Bir tane şöyle buton yazalım. Buraya da deneme diyelim. Dene diyelim. Yani ikisinin arasındaki fark görmüş olduğumuz gibi oldukça farklı. Ben bunları bu arayüzlerle birlikte daha hızlı işlem yapmak için ne yapacağız? Bunları bu şekilde kullanacağız. Onun dışında başka yükleyeceğim şeylerden bir tanesi de muhakkak ihtiyacımız olabileceğini düşünüyorum. Bir tane ikon paketi yükleyeceğim. Zaman zaman ikonlara ihtiyacımız oluyor. Normalde Shotgun'la birlikte gelen bir ikon paketi var ama bazen yeterli olmuyor. O yüzden dolayı da bu ikon paketini de yükleyelim ki daha sonra bize sorun olmasın. Hemen bu arkadaşı da şu şekilde yüklüyorum.
Onun dışında bir de tost ayarlarımızı yapalım. Aynı şekilde hemen şunu şöyle yazalım. Şimdi normalde biz sayfamızda yüklemiş olduğumuz bu tosta şu şekilde tıkladığımız zaman bir mesaj gelmesini istiyoruz. Bunun için yapmamız gereken şu şekilde bir ayar var. Bizim normalde ana layout dosyamıza şu toster'ı eklememiz gerekiyor. Ve kullanmak istediğimiz zaman biz ne yapacağız? 100 tostla birlikte istek atacağız. O yüzden dolayı biz şimdiden bu tostu hazır madem yükledik aklımdayken bunun ayarını da yapayım. Bir daha sonra uğraşmayayım. Hemen bunu yine aynı şekilde ekledim. Yukarı aynı şekilde kütüphanesine ekledik buraya kadar. Tamam. Daha sonra örnek kullanımı için burada bir tane vermiş mesela. Hemen birlikte ona da bakalım. Şu page.tsx'e geliyorum. Diyor ki şu arkadaşı şöyle yazman gerekiyor diyor. Hemen geldim bunu buraya yazdım. Bir tane örnek bana buton vermiş. Hemen gelelim aynı şekilde bu butonu buraya yazalım. Tekrar gelip şöyle sayfamı yenileyip bir kontrol edeceğim. Bakalım ne oldu ne bitti. 100 tostun kütüphanesi yüklü değilmiş. Control Space ile birlikte şunu kütüphanesine ekliyorum tekrar. Bu arkadaş sanırım use silent ile çalışıyor. O yüzden dolayı yukarı use silent yazmam gerekiyor. Hemen onu da şöyle yazalım. Show toast dediğimiz zaman görmüş olduğumuz gibi bu da burada çıktı. Şimdi ben tostla ilgili bir iki tane ayar yapmak istiyorum. Yine tekrar 100 tostumuza gelelim. Daha doğrusu tostumuza gelelim. Burada görmüş olduğumuz gibi varyantlarımız var. Ben şu varyantımı buradan bir tane daha gelip kopyalayacağım ve şu şekilde yapıştıracağım. Şimdi ben olumlu bir şey olduğu zaman yeşil bir tane mesaj göstermek istiyorum genellikle kullanıcılara. O yüzden dolayı şuraya success diyeceğim. Ve burada da şu redleri green olarak değiştireceğim ve bu şekilde bunu da ayarlamış olacağım. Daha sonra zaten yapmamız gereken yerlerde yine aynı şekilde varyantlar butonlarımız için varyantlar ya da kendi renklerimizi tanımladıktan sonra bazı şeyler eklememiz gerekecek. Ama şu an bu aklımdayken en azından bunu yapmış olayım. Şimdi ben bu success'i nasıl kullanacağım? Page sayfama tekrar geldim. Ben buraya tekrar geliyorum. Bir tane varyant diyeceğim burada. 2 nokta diyeceğim. Ve görmüş olduğunuz gibi success seçeneği burada geldi. Ben buna bastığım zaman artık görmüş olduğunuz gibi yeşil geliyor. Şu arkadaş da zaten hata mesajlar için kullanılan kırmızı alan. Ben ne yapacağım yani kullanıcıya hatalı veya bu şekilde bir alan göstermek istediğim zaman direkt bunu kullanacağım. Şu ana kadar adımlarımız tamam gibi. Şimdi dosya düzenimizi oluşturalım ve daha sonra da header'ımızı, footer'ımızı tasarlayarak devam edelim. Evet şimdi dosya düzenimizi oluşturalım ve bir iki tane ayar yaparak devam edelim. Şimdi ben öncelikle color'larımı ayarlayacağım. Birazcık tasarımda ana sayfasını zaten Printfly'a benzeteceğim. Bu yüzden dolayı birazcık resim ekledim. Kendim şu şekilde birkaç tane resim ayarladım. Şöyle bir logo hazırladım. Telif vesaire yememek için şöyle bir iki tane resim ekledim. Yine bu resimleri kullanacağız ve bir iki tane de Vave şu şekilde resimler ekledim. Bunları da slider'larım gibi alanların üzerlerinde kullanacağım. Şimdi aynı zamanda Tailwind config dosyasında kendi renklerimi tanımlamak istiyorum. Bu yani daha doğrusu Printfly'ın renklerini tanımlamak istiyorum. Hemen buraya extend bölümüne tekrar gelip buraya colors diye bir şey yazacağım. Ve şuradan virgülümüzü ekleyeceğiz ve burada tanımlamamız gereken renkleri tanımlayacağız. Printfly'da genel olarak baktığımda 3 tane renk var. Bunlardan bir tanesi white zaten. Onun dışında şu şekilde bir yeşil renk var. Bir de grimsi bir renk var. Bunları bu şekilde geldim kaydettim. Ben bu renkleri artık kullanmak istediğim zaman şöyle tekrar geleyim. Class name bg my color 100 diyerek mesela bu yeşil rengi ya da 200 diyerek şu grimsi rengi kullanacağım. Bunları bu şekilde ayarlamış olacağım. Başka renklere ihtiyacım olursa yine aynı şekilde kullanacağım. Şimdi tekrar şöyle gelelim. Ben buraya öncelikle dosyalarımı gruplamak istiyorum ki ben bu grupladığım dosyalarla birlikte rahat bir şekilde tasarım yapabileyim. Şimdi benim normalde bir kullanıcı giriş ekranlarım vesaire olacak. Bunun için zaten Clerk kullanacağım. O yüzden dolayı out diye bir tane şu şekilde klasör oluşturayım. Tekrar yeniden bir tane daha dosya yapısı oluşturacağım ve buraya bunlara da rotalarım olduğunu söyleyeceğim. Bu rotalarımın içinde şu şekilde bir site diye bir açıklama dosyası daha oluşturayım. Yani aynı şekilde sonra yine kategorilerimle ilgili yine aynı şekilde sayfalarım olacak. Şöyle kategori diye bir sayfa oluşturayım. Belki ismini daha sonra değiştirebilirim. Şu an en azından bu şekilde rahat bir şekilde gözüksün diye. Bu page.tsx'i gelip buraya taşıyacağım. Yani ana sayfamı buraya taşıyacağım ve buna yes diyeceğim. Ve dosya yapım ne olacak? Bu şekilde olacak. Şimdiden bunu yazma ayarlamış olalım. Yine geldiğim zaman bu şekilde sayfamı yenilediğimde hiçbir değişiklik yok. Sonuçta bu rotalar yani
parantez açı kapılarla dosyalarımı ne yapabiliyorum? Gruplayabiliyorum. O yüzden dolayı bunları ne yapacağım? Bu şekilde söyleyeceğim. Başka neye ihtiyacım var? Şimdi bir de benim buradaki siparişleri vesaire daha sonra yönetebilmem için bir tane de admin paneline ihtiyacım olacak. O yüzden dolayı tekrar buraya geleyim. Bir tane dashboard diye bir şey oluşturayım ya da admin de diyebiliriz. Admin diyelim isterseniz, evet. Daha sonra bunun için tekrar bir tasarım yaparız. App klasörüm için tekrar API diye bir tane dosya oluşturacağım. Ve buraya da API'lerimi yazacağım. Bu da bu şekilde olsun. Evet, genel olarak dosya yapılarım bu şekilde olacak. Tabi API'lerimiz için Prisma vesaire yüklememiz gerekecek. Bunların ayarlarını ben zaten yapacağız. Genel olarak dosyalarım şu an bu şekilde olacak diye düşünüyorum. Evet, şimdi bunlar da bu şekilde ayarladığımıza göre artık yavaş yavaş giriş işlemleri ve tasarım işlemleriyle devam. Evet, şu şekilde linklerimi belirledim. Yine aynı şekilde gelip ben bu linklerle ilgili dosyalarımı oluşturacağım. Şimdi normalde bizim burada rotalarımızın içinde olacak olan linkler bu şekilde olacak. Şurada bir kategori vardı. Bunun ismini katalog olarak değiştirelim. Ve bunun içine bir tane page.tsx rafc katalog page olarak bunu aynı şekilde gelip değiştireceğim. Daha sonra tekrar yine aynı şekilde şu linke ihtiyacım var. Tekrar geliyorum buraya. Yeni bir dosya. Nasıl çalışıyoruz bölümünü yine aynı şekilde page.tsx hemen aynı şekilde gelip yazıyorum. Evet. Daha sonra fiyat bölümümüz yine aynı şekilde. Normalde Printify sitesinde daha fazla tabii ki şey var, menü var ama ben olabildiğince sadeleştirerek yapmaya çalışacağım. Yine aynı şekilde. Evet. Sonra tekrar yine aynı şekilde bu sayfamızda buraya ekliyoruz. Şöyle. Tamam. Tekrar geliyorum. Bir tane page.tsx rahatça dedik ve contact page diyerek bunu da yazdık. Evet, bunları tanımladık. Şimdi bunları tanımladık. Bizim normalde üst tarafta bir header'ımız ve bir tane de footer'ımız olacak. O yüzden dolayı biz buranın içine hemen şu şekilde components diye bir yapı oluşturalım. Şimdi ilk başta buranın tasarımını vesaire yapalım. Daha sonra giriş işlemleri ve duruma göre zaman zaman da admin işlemleriyle devam edeceğiz. Hemen öncelikle normal kullanıcıların görmüş olduğu ekranları yaparak başlayalım. Şimdi bizim burada bütün sayfaları etkileyecek bir şekilde layout.tsx yazalım. Zaten bunu yazar yazmaz bakın sayfamız direkt hata vermeye başladı. Hemen buna diyeceğim ki Rutus layout diyelim. Evet. Daha sonra bu sayfaların içindeki değerleri alabilmem için benim buradaki gibi React Node ve Children kullanıp sayfaların içlerini söylemem gerekiyor. Hemen interface Rutus layout.props children React Node diyeceğiz. Ve sonra tekrar geleceğim. O arkadaşı burada tanımlayacağım. Ve buraya children'ı ekleyeceğim. Sonra biz bu yapımızda bir tane header'ımız header, daha sonra children'ımız ve aynı zamanda footer'ımız olacak. Şimdi mantıken benim children alanım şöyle sayfamızı yenileyelim. Burası değil mi? Header burası. Burası sayfamın ismi. Bakın burası da footer. Burada geliyor. Daha rahat görmek istersek katalog sayfamıza ya da kontak sayfamıza bakabiliriz. Header, katalog page ve footer. Şimdi footer'ın her zaman en aşağıda olması gerekiyor. Bu yüzden dolayı buraya tekrar gelelim. Bir tane div ekleyelim ve buraya diyelim ki class name minimum screen diyelim. Evet, footer bu sayede her zaman en aşağıda olacak. Şimdi gelelim hemen diğer alanlarımızı yaparak başlayalım. Öncelikle components klasörünün içine bir tane menü diye bir dosya oluşturayım ve components klasörünün içine yine aynı şekilde footer.tsx rafc footer sayfamız burada. Menünün içine tekrar geleyim. Bir tane header ekleyelim. Neden bu header kısmını menünün içine ekledim? Çünkü header'ın birden fazla alanı olacak. Yani işte mobil menüsü olur. Daha sonra işte başka şeyler olur vesaire. Bunlara parçalamamız gerekebilir. O yüzden dolayı ne yapacağız? Biz bunları direkt burada tanımlayarak devam edeceğiz. Hemen header'ımızı yaparak başlayalım. Şimdi ben öncelikle şöyle tekrar geleyim.
Şuraya bir class name, hatta şunu öncelikle bir yandan tasarımda tabii görmemiz gerekiyor. Şöyle küçülteyim burayı. Şu arkadaşı birazcık şöyle yapalım. Şöyle şunların boyutlarını hemen ayarlıyorum. Şöyle birazcık daha. Tamam. Layout sayfama tekrar geliyorum. Burada header hemen ekleyerek devam edeceğim. Component header yine aynı şekilde. Tekrar footer'da yine aynı şekilde ekleyeceğim. Bunu da yazdık zaten. Yükleyeceğiz sadece. Tamam. Evet, şimdi bunların içlerini hemen teker teker dolduralım. Şimdi hemen header sayfamızda izleyeceğiz ki bu arkadaşım senin boyutun bu kadar olsun. Bir gölge istiyorum. Şeydeki gibi. Background'un white olsun ve full olsun ve aynı zamanda fixed yapıda ol ki aşağı yukarı rahat bir şekilde gelsin her zaman ve Z indeksinde 50 olsun diyelim. Z indeksini belki daha sonra değiştirebilirim. Şu an için 50 diyeceğim. Mobil menü vesaire ekleyeceğim ya, o yüzden dolayı buraya tekrar bir div ekleyelim ve diyelim ki container yapımız olacak burada. Daha sonra içindekiler MX Auto, Flex Row, Item Center, Justify Bitwin diyelim. Bir de Padding 3 ekleyelim. Tamam. Sonra tekrar geliyorum. Bir tane ben buraya bir tane div ekleyeceğim. Normalde Printify'de logonun yanında, yani bu yanında ikon olduğu için mobil menü. O yüzden dolayı ben buraya mobil menümü buraya ekleyeceğim. Şu şekilde menü ikon diyeceğim. Bu arkadaş sadece mobilde gözüksün istiyorum. Bu yüzden dolayı LG'de hidden ama normalde gözlük flex ve item center diyeceğiz. Evet, normalde sayfamızı büyüttüğümüz zaman gidecek ama mobildeyken bu şekilde ne olacak, gelecek. Buraya kadar tamam. Ee, Şurada şöyle küçük bir kayma var gibi. Öncelikle logomuzu vesaire bir ekleyelim. Eğer ki tekrar yine aynı şekilde bir kayma devam ediyorsa en son hepsini hizalarız. Tekrar geleyim, yine aynı şekilde buraya bir div ekleyelim ve diyelim ki class name flex item center ve margin right auto diyeceğim. Çünkü bunu neden söylüyorum? Çünkü eğer ki bu arkadaş varsa hep bu tarafa doğru, bu yanına gelsin diye bunu da direkt şimdi ekliyoruz. Hemen buraya bir tane image ekleyerek devam edelim. Şimdi bizim normalde zaten bir logomuz var. Alt değerine girelim, logo diyelim. Daha sonra src değerine logo nokta png diyelim. Resmimizin gerçek boyutu neyse onu yazalım. White height 120. Daha sonra bir class name yazarak da bu arkadaşa diyelim ki arkadaşım senin boyutun şu diyelim. Evet, şu şekilde geldi. Resmimiz ve yanında ikonumuz bu şekilde. Büyüttüğümüz zaman o gidecek. Diğer arkadaş kalacak. Tamam. Şimdi gelelim hemen bunun yan tarafına bir nav menü oluşturmaya. Şuradan şöyle tekrar burayı keselim. Tekrar geleyim, nav diyelim. Nav menümüzde class name, normalde arkadaşım sen gizli ol, LG'de gelmesi istiyorum. MR auto diyeceğim ve ML 16 diyeceğim. Ve space boşluklar için X 8 işimizi görüyor. Tekrar gelelim, burada benim yazmış olduğum rotalarını şöyle Constance'dan ne yapacağız? Burada bunları bir döngüye sokacağız ve diyeceğiz ki arkadaşım senin ismin artık root içindeki her bir elemanın ve burada bir döngüye gireceksin diyeceğiz. Hemen burada tekrar gelelim, bir tane link yazalım. Next link ve bu arkadaşın içine root nokta title diyelim. Daha sonra yine aynı şekilde href özelliği için root nokta href k içinde root nokta id diyeceğim. Evet, şu an herhangi bir şey yok. Mobil sayfamızı büyüttüğümüz zaman görmüş olduğunuz gibi bu arkadaşlar geliyor. Katalog, işte bu sayfa, fiyatlar ve görmüş olduğunuz gibi rahat rahat gezebiliyorum. Şu logoyu da aynı zamanda ana sayfaya getirmek için bir link vermek mantıklı olacaktır. Hemen bu arkadaşa da tekrar yeniden bir tane link ekleyelim ve burası da bizim ana sayfamız olduğu için şöyle ana sayfa linkini verelim. Evet, tamam. Şimdi bu tarafa ben iki tane buton ekleyerek devam edeceğim. Login ve şey butonları. Aynı zamanda mobildeyken de yine bu butonlar gözükmesi gerekiyor. Hemen şu şeyin bittiği yere tekrar geliyorum. Diyeceğim ki class name space x4 diyelim, burada 5 diyelim, 4 diyelim. Boşluklar için. Daha sonra tekrar gelin, buraya bir buton yazalım. Ve bu butonda login olsun ve gideceğimiz yer, pardon, buna link de vermemiz gerekiyor.
Şöyle dursun şimdilik, olmazsa tekrar gelelim buraya. Bir tane daha buton ekleyelim. Buraya da aynı şekilde buradan yazalım. Kaydol giriş yazalım. Hemen bu arkadaşların varyantlarıyla oynayalım birazcık. Diyelim ki arkadaşım senin varyantın outline'dı sanırım. Şöyle, evet, çevresinde border olan. Şimdi ben bu aynı zamanda butonun renkleriyle de birazcık oynamak istiyorum. Bu yüzden dolayı bu arkadaşın şu varyantlarından bir tanesine gelelim. Şu kırmızıyı aynı şekilde gelip alayım. Evet, şöyle yapıştıralım. Daha sonra bizim rengimiz neydi? Şöyle bakalım hemen. My color 100. Evet, şu rengi aynı şekilde kullanmak istiyorum ben. O yüzden geleceğim burada, renklerimi ona göre ne yapacağım, tanımlayacağım. Şurada hemen şu redleri vesaire sileceğim. Evet, red 100. Evet, şu sadece, evet, my color 100. My color ee, dark'la pek bir işimiz yok aslında ama şöyle yapabiliriz. Green. Yani Dark Mode, Light Mode kullanmayacağız gerçi ama ben yine Green olarak aynı şekilde değiştirmiş olayım. Burada da yine Hover'la ilgili yine bir şeyler var. Buraya da yine aynı şekilde Green diyelim. Tamam. Sonra tekrar geleyim ben buraya. Aynı şekilde Header ve burada Login, şu arkadaşa class name, pardon, variant özelliğine ne dedik biz, orada isim vermedik mi? Buton vermemişiz. Diyelim ki my buton diyelim. Tekrar buraya gelip aynı şekilde my buton diye bulacak olursak rengimiz vesaire, burada her şeyimiz hazır. Bu da burada aynı şekilde hazır oldu. Büyüttüğüm zaman tamam, aynı Printify'daki gibi bu şekilde gözüküyor. Bu kısım tamam. Şimdi aynı zamanda bu arkadaşlara tıkladığımız zaman bir link sayfası olması gerekiyor. Yine aynı şekilde şöyle tekrar alalım ve bu butonu da aynı şekilde href diyelim ve yönlendirme için şu anlık şöyle yapalım. Bir bozulma var mı, en azından yok. Tamam. Yine aynı şekilde bu arkadaştan bir tane daha alalım ve şöyle yazalım. Aslına bakarsanız biz bunları daha sonra parçalayacağız. Hatta şimdiden de parçalayabiliriz. Normalde kullanıcı giriş yaptıysa buradaki arkadaşların normalde değişmesi gerekiyor zaten. O yüzden dolayı şimdi en azından şöyle bir linkini yazalım. Bakalım, tıkladığımız zaman login sayfasına gidiyor. Bir sorun yok. Daha oluşturmadık zaten. Bunun için de yine aynı şekilde sayfasını vesaire oluşturacağız. Şimdilik dursun, o yüzden çok da önemli değil. Genel olarak tasarımımızı oturtmuş olalım. Header'ımız tamam. Şimdi aynı şekilde gelip bir de footer'ımızı yaparak devam edelim. Onun için de hemen yine aynı şekilde şöyle tekrar geliyorum. Birazcık şöyle aşağı doğru inelim. Bir yandan tasarım görmeye çalışalım ya da şöyle büyük olsun. Hemen bu arkadaşa da şöyle bir class name border top 2 diyeceğim ve border t my color, şu rengi kullanacağımı söyleyeceğim. Tekrar geliyorum buraya, yeniden bir tane daha div tanımlayalım. Container yapısı olacak yine aynı şekilde. Container mx auto py16 diyelim. Tekrar gelelim, bir tane div class name text center diyeceğim ve tekrar içine gelelim, bir tane h2 yazalım. Bu h2'nin içinde işte have question about print diyelim. Daha sonra bu arkadaşa yine aynı şekilde gelelim. Class name text 2x large font semibold. Tekrar yeniden aşağısına gelelim, bir tane p ekleyelim. Şöyle yapabiliriz aslında buna. Space y ekseninde dörtlük ya da sekizlik bir boşluk olsun diyelim. Evet. Tekrar buraya yeniden bir tane yazı yazayım. Lorem 10 diyelim. Evet, şu şekilde bir açıklama yazımız olsun. Bu arkadaşa da class name font light diyelim. Şöyle birazcık açık olsun. Tamam. Sonra tekrar bu arkadaşın tekrar yeniden aşağısına bir tane daha buton ekleyelim. Ve bu butonun yine aynı şekilde varyant özelliğine bizim butonumuzun varyantını söyleyelim. Evet, içinde de bunun help center yazsın. Tamam. Şimdi bunların dışına tekrar yeniden çıkarak şöyle yapalım. Şu arkadaşı şöyle küçülteyim. Yeniden bir tane daha div yazarak yeni bir alanla devam edelim. Hemen şöyle tekrar bir class name margin top 8 bg my color 200 diyeceğim ve padding 8 diyeceğim. Şimdi ben burada yine header'daki gibi şu resmi kullanmak istiyorum. Hemen şunu yine aynı şekilde gelip alayım. İlk başta
Bu arkadaşı buraya ekleyeceğim ama burada yine bir konteyner yapısı vesaire bir şeyler olması gerekiyor. Şöyle yazalım. Hemen linkin şu şekilde kütüphanesi, image'in şu şekilde kütüphanesi. Şöyle bunları silip Ctrl 9'la hizalayalım. Tekrar yeniden bakalım. Evet, şu şekilde hizalı bir şekilde geldi. Güzel. Hemen şu arkadaşa tam hizalı olmadı. Konteyner demem lazım. Flex row ve aynı zamanda mx auto diyelim. Tamam. Şu an hizalı. Şimdi Printify'da yapıldığı gibi aynı şekilde ben buraya tekrar yeniden bir tane daha div yazacağım. Aslına bakarsanız bunlar da tabii ki bir döngüyle vesaire yapmak daha mantıklı olabilirdi. Ama hazırlamadım ben, o yüzden dolayı şöyle direkt yazarak gideceğim. M ile auto diyeceğim. Tamam. 3-4 tane şey ekleyeceğim buraya. Buraya tekrar bir tane buton diyelim. Evet, şöyle. Ve burada size özelliğine bu arkadaşın ikon diyelim. Variant özelliğine de yine bizim my butonu ekleyelim ve buraya Facebook ikonu ekleyelim. Evet, şu şekilde bir ikon geldi. Evet, hizalama konusunda küçük bir sıkıntımız var gibi. Çünkü bu da mantıken konteynerin içinde olması gerekiyordu. Hemen şunu da tekrar şöyle bunun için alacak olursam hizası okeydir. Bu butondan bir tane daha gelip kopyalayalım. Başka işte ne var sosyal medya? Instagram var. Aynı şekilde ekleyelim. Tekrar yeniden bir tane daha yazalım. LinkedIn diyelim. Bir de Twitter'ı buraya ekleyelim. Evet, genel olarak footer tasarımımız da tamam gibi. Sayfamızı büyütüp küçülttüğümüzde her iki yapımda responsive bir şekilde olduğunu görüyoruz. Şimdi aynı şekilde tekrar son olarak bir de buranın altına linkleri ekleyeyim ki yapıyı çok fazla bozmayalım. Hemen şöyle tekrar yeniden geliyorum. Buraya yazarsam sanırım olacaktır. Bakalım, burası değilmiş, pardon. Şurası o zaman. Tekrar yeniden bir tane div. Tamam gibi. Ya da bir dakika, tam şöyle yerine bakayım, bulamayacağız yoksa. Şu arkadaşı şöyle gelip küçülteyim. Border şurası ya, tamam. Buraya tekrar yeniden geleyim. Burada bir background rengi vesaire olmayacak. O yüzden text center diyeyim. Öncelikle margin top 8 diyelim yine. Margin bottom'da yine 8 diyelim. Space y space x 8'lik bir boşluk istiyorum. Burada evet, şuraya yazması gerekiyor mantıken. Burada header'ımızdaki şu rotalarımız var ya, yine aynı şekilde onları da buraya eklemek istiyorum. Şu rotalarımın şeyini yükleyeceğim. Şöyle hizalayacağım. Tekrar bakacağım. Evet, linklerimiz burada da aynı zamanda olacak. Evet, genel olarak tasarımımız, yani header ve footer'ımızın tasarımı bu şekilde. Artık diğer sayfalarımızın, yani ilk başta büyük bir ihtimal ana sayfamızda şöyle bir tasarım yaparak başlarız. Daha sonra login, sign up bölümlerini çalıştırırız ve içeride çalıştırmamız gereken her şeyi yavaş yavaş çalıştırarak devam ederiz. Evet, şimdi mobil menümüzü yaparak devam edelim. Şimdi biz burayı küçülttüğümüz zaman, burada tıkladığımız zaman bir sayfa açılmasını istiyoruz. Bunun için Shotgun'dan yine faydalanabiliriz. Shotgun'da Sheet diye bir özellik var. Biz bu arkadaşı tıkladığımız zaman görmüş olduğumuz gibi açılıyor. Bunda yine aynı şekilde gelip bunu kullanacağız. Hatta burada bakın top, bottom, left, right gibi seçenekler var. Yine aynı şekilde bunlardan faydalanacağız. Ama öncelikle Sheet'i yüklememiz gerekiyor. Hemen şöyle tekrar geliyorum. Bir tane terminalde açıyorum ve Sheet'i yükleyerek başlıyorum. Daha sonra header bölümümüzde, daha doğrusu menü bölümümüzde işte şöyle yapalım. Tekrar yeni bir tane dosya oluşturalım ve diyelim ki mobile menu.tsx rafc diyelim. Tamam. Header'ımıza gelelim. Bu arkadaşın olmuş olduğu yeri, yani şuraya tekrar mobile menü, bu arkadaşı buraya ekleyelim. Tekrar şöyle gelip bakacak olursak yine küçülttüğümüz zaman mobile menünün gelmiş olduğunu görüyoruz. Aslına bakarsanız burada şöyle yapmak da mantıklı olabilir. Duruma göre tabii tercih meselesi. Ben şu şekilde yaparak devam edeceğim. Mobile menü ve buradaki içindekini aynı şekilde buraya ekleyeceğim. Ve burada tasarımı aynı şekilde yapacağım. Şimdi şöyle yapalım.
Yüklemiş olduğumuz şeyi kullanarak devam edelim, sheet'i. Şimdi normalde benim kullanabilmem için bu arkadaşı şu kütüphaneleri buraya eklemem gerekiyor. Daha sonra tekrar aşağı doğru iniyorum. Şu örnek tasarımı aynı şekilde gelip bunun içine yapıştırıyorum. Tekrar gelip bunları yapıştırıp şöyle kontrol ettiğim zaman, bakın küçüldüğü zaman open'a tıkladığım zaman bu şekilde açılıyor. Şimdi ben ama open'ın bu tarafta değil bu tarafta açılmasını istiyorum. Onun için ne yapacağız? Bunun konumunu değiştirmemiz gerekiyor. Örnek vardı burada birazcık aşağıda, bakın buradaki kod örneklerine gelelim. Hemen bakalım, diyor ki arkadaşım diyor, sen bunu eğer ki yerini değiştirmek istiyorsan diyor, nerede acaba o, ben de bu hatırlamıyorum şu an tam yerini. Site gibi bir özellik vardı. Shitcoin site bu değil galiba. Site sheet site, evet. Bakıyorum, hemen şöyle çözmeye çalışayım. Key site trigger site. Ee, Nereye yazmış bunu? Şöyle tekrar bakalım. Sheet content'e yazmış değil mi? Sheet content'e gelelim. Buraya şöyle control space diyelim ve site diyelim. Daha sonra buraya bakın control space yaptım. Görmüş olduğumuz gibi değerler geliyor zaten. Left dersem bu tarafta açar diye düşünüyorum. Tekrar yeniden gelip kontrol edelim. Tıklıyorum. Evet, bu tarafta açıyor. Şimdi gelelim bu arkadaşın tamamen içini istediğimiz gibi doldurmaya. Buraya hemen geliyorum. Menü ikon diyor, diyerek tetikleyicimin sadece bu mobil menü olduğunu söylüyorum. Daha sonra buraya istediğiniz herhangi bir şey varsa tabii ki yazabilirsiniz. Ya da kaldırabilirsiniz. Ben dursun istiyorum. Welcome yazsın sadece. Daha sonra description bölümüyle bir işimiz yok. Content'in içine yine aynı şekilde bir tasarım yaparak gitmek istiyorum. Şimdi bizim normalde zaten şurada şöyle bir döngümüz var. Yine aynı şekilde ben bu döngüyü burada da kullanacağım. Şu Roots Map, yine aynı şekilde geldim döndürdüm. Şöyle yaptım, hizaladım. Link is not defined dedi. Şöyle aldım. Tekrar yeniden gelip bakıyorum. Bunları bana yan yana yazdı. Tekrar geliyorum, ben o zaman bu arkadaşları bir tane divin içine alıyorum. Hizalayalım tekrar. Diyeceğim ki arkadaşım class yine flex bir yapı olsun. Flex kol olsun bu sefer diyorum. Evet. Margin top 8 olsun. Up değil de ne bilir. Space y ekseninde 11'lik boşluk fazla oldu. 6'lık boşluk ver diyorum ve mobil menümde bu şekilde yapmış oluyorum. Welcome print fly, neyse işte şöyle bir şey yazalım. Çok telif de yemek istemiyorum aslında. Şimdi yiyebiliriz belki diye şey yapmadım. Logoyu vesaire de değiştirdim. Aslında buraya logoyu da ekleyebiliriz title bölümüne. Ama bence gerek yok gibi, bu şekilde olsun. Evet, burada da yine aynı şekilde zaten linklerimiz çalışıyordur. Pricing'e tıklayalım. Mesela pricing sayfasında olmamız gerekiyor normal şartlarda. Bakalım, evet. Pricing'in sanırım içeriği herhalde yukarıda kaldı birazcık. Yani header kapatıyor ama problem değil. Onları zaten çözeceğiz. Yavaş yavaş zaten tasarımlarımızı yaptıkça onları da düzelterek devam edeceğiz. Onun dışında başka neyimiz var? Bizim normalde şu login ve sign up alanımız var aslında. Biz bu alanı da aslında gelip düzeltelim. Şöyle yapalım. User menu nokta tsx diyelim. Rafçı diyelim. Ops, yanlış olmuş. Pardon. Tekrar gelelim. Buraya user menu nokta tsx rafçı user menü header sayfasından aynı şekilde geleyim. Buradaki şu div var ya, şunları şuradan şöyle keseyim ve buraya atalım. Ctrl 9'da hizalayayım. Tekrar gelip buraya yine aynı şekilde user menü diye bu arkadaşı ekleyelim. Neden bunu bu şekilde yaptık? Çünkü evet, kaydetmedik. Neden bunu bu şekilde yaptık? Çünkü bizim normalde şöyle sorunlarımız olacak. Eğer ki kullanıcı giriş yaptıysa işte bunları göster ya da gizle. Şunu yap, bunu yap gibi seçeneklerimiz olacak. İşte admin paneli için bir tane link koyacağız vesaire. Onların hepsini ayrı bir tane komponentle yazıp ve o komponenti düzeltmek daha kolay olacaktır. Header sayfamızda daha az karmaşık olacaktır. O yüzden dolayı bu şekilde yapmak tabii ki daha mantıklı. Evet, bu mobil menümüzü de bu şekilde ayarladık. Şimdi yine kaldı diğer bölümlerle devam edelim. Evet, şimdi ana sayfamızın tasarımıyla birazcık da oynayalım. Şimdi normalde bizim buradaki layout sayfamızda aynı zamanda
padding top 16 diyerek bir değer vereceğim. Bu değeri niçin vereceğiz? Çünkü bunların gözükmesi için. Bu 16 nereden geliyor? Bizim header'ımızın boyutunun 16 olmasından kaynaklı geliyor. Yani buraya gelip tekrar bakacak olursak burası H16. Biz de padding top 16 vererek ne yapıyoruz? Burada bu boyutu burada ayarlamış oluyoruz. Şimdi gelelim ana sayfamıza yeni bir alan tanımlamakla başlayalım. Şimdi komponent dosyamın için aynı şekilde geleyim. Hero diye bir tane dosya oluşturayım. Hero.tsx diyeyim daha doğrusu. Tekrar geleyim, buna bir rafçe diyeyim. Ve bu Hero'yu da benim ana sayfama ekleyeyim. Ana sayfamda şunlara vesaire pek de ihtiyacım yok açıkçası. O yüzden dolayı Hero diyeceğim. Ve bu arkadaşı şöyle yapıştıracağım ve burada tasarım yapmaya başlayacağım. Hemen Hero'nun içine tekrar geliyorum. Diyeceğim ki class name container yapısı yine aynı şekilde kullanacağız. mx auto, daha sonra px4 py16 gibi birkaç hiza vereceğim ve daha sonra bir tane div, yan yana iki tane şey olsun istiyorum. Birinde resim olacak, birinde yazı olacak. O yüzden dolayı flex call ama lg'den sonra flex row olsun ki responsive bir halde kullanabilelim. gap8, lg'de de gap12 diyelim. Daha sonra tekrar geliyorum, alanlarımızı oluşturalım. Şimdi bir tane yazılarımın olduğu alan olacak. Burası birinci div. Burası da ikinci div. Burada da resmim olacak. Öncelikle resim bölümümüzü halledelim hemen. Diyeceğim ki arkadaşım sen LG'de sayfanın 1/2'sini kaplayacaksın. Flex Justify Center diyeceğiz. Ve Item Center diyeceğiz. Tekrar gelelim buraya. Ve diyelim ki buraya image, next image. Evet şöyle. Buraya değer olarak alt değeri işte hero diyelim. Daha sonra src değerine bizim hero.gif diye bir resim eklemiştim ben. Onu ekleyeceğim buraya. Evet. Sonra tekrar gelin bir width değeri. Resmimin orijinal boyutu 512 piksele 512 piksel. Yine aynı şekilde bunları söyleyeceğim. Ve class name olarak da max ve full diyerek ve h'sinde auto diyerek ne yapacağım? Sayfanın kaplanmasını sağlayacağım. Evet, şu şekilde resmimiz geldi. Şimdi küçülttüğüm zaman da yine aynı şekilde resmimiz her zaman tam ekran. Şimdi gelelim buradaki bu arkadaşı yapmaya. Bu arkadaşa yine aynı şekilde gelip diyeceğim ki class name arkadaşım sen LG'de yine sayfanın 1/2'sini kapla. Flex call justify center diyelim. Sonra ilk olarak ben buraya bir tane H2 yazısı yazayım ve işte şu şekilde bir yazı da buraya ekleyelim. Bu H2'yi hemen birazcık düzene sokalım. Diyelim ki class name text 3x large ol, LG'de text 5x large ol, fontun her zaman semi bold olsun diyelim. Evet, şöyle büyüttüğümüz zaman yazı da büyüyor. Tamam. Şimdi ben bunun aynı zamanda yine altına vesaire bir şeyler eklemek istiyorum. Tekrar o yüzden dolayı buraya bir tane daha div yazacağım ve diyeceğim ki div class name margin top 6 flex call ve gap 4 diye boşluklar verelim. Tekrar yeniden geleyim, bir tane p açalım ve burada diyeceğim ki şöyle yapalım. P class name flex item center gap 2 diyeceğim ve text lg diyelim ve bunun içine şöyle %100 free diye bir yazı yazayım mesela ve buraya yan tarafına da bir tane check ikonu ekleyeyim. Bunlar Printify sitesinden yine aynı şekilde birazcık tasarım benzetmeye çalışıyorum. O yüzden dolayı text my color 100 diyeceğim ve text'e yine aynı şekilde lg diyeceğim. Evet, şöyle bir yapı oldu. Şimdi şu P'den iki tane daha kopyalayacağım ve buradaki yazıları ne yapacağım? Sadece değiştireceğim. Ve şu şekilde bir tasarımımız olacak. Güzel. Şimdi ben bunun altına da iki tane de buton ekleyip Hero bölümümü aynı şekilde bitirmek istiyorum. Hemen şöyle yapalım. Div evet, şurada tekrar gelelim, bir tane div yazalım. Diyelim ki class name margin top 8 flex call gap 4 ama LG'de yine flex row yan yana olacaksınız. LG'de gap 6 diyelim. Tekrar gelelim buraya. İki tane buton ekleyeceğiz. Buton. Birinde start free
diyelim. Bir tane daha yine aynı şekilde kopyalayalım. Burada da how it works diyelim. Evet, bu şekilde geldi. Hemen bu arkadaşların şeylerini kendimize göre ayarlayalım. Pardon, class name değil. Burada variant özelliğinde zaten benim butonum var. Bir de bu butonun boyutuyla oynayabilmek için size özelliği verelim. Size için de LG diyelim, en yüksek. Bu duruma göre istersek kendimiz de yine bir buton yazarak boyutunu oynayabiliriz ama gerek yok gibi sanırım. Şunları şöyle tekrar yazalım. Şöyle yapalım. Bunlardan bir tanesi şey şeklinde olsun. Outline olsun. Şunu sileyim en iyisi. Outline diyelim. Şöyle olsun. Tamam. Böyle daha güzel durdu. Bir de bunun altına şöyle küçük bir yazı daha ekleyip daha sonra burayı bitirelim hemen. Div class name margin top 4, içine bir tane p ekleyeceğim. Daha sonra lorem 6 diyelim ve buraya da class name text sm text my color, bundan fontuna da symbol diyelim. Evet, bu şekilde bir tasarımımız oldu. Tasarım olarak oldukça güzel bir şekilde gidiyoruz bence. Küçülttüğüm zaman yine responsive bir şekilde tüm sitemizi aynı şekilde görebiliyoruz. Evet, burayı da yaptığımıza göre şimdi yeni bir bölümle yine aynı şekilde devam edelim. Evet, ana sayfamızı birazcık daha güzelleştirelim. Index.ts dosyamın içine yine bir tane yine aynı şekilde veriler gireceğim. Şunları şöyle direkt kopyalayayım. İsmine de servis diyeceğim. Ve birkaç tane de aynı şekilde şöyle resimler ekledim. Bu resimleri de yine aynı şekilde gelip burada kullanacağım. Şimdi normalde bu resimlerde birer tane title, birer tane description ve bir de aynı zamanda resimleri var. Bunları şimdi aynı şekilde buraya ekleyelim. Bunun için yeni bir tane komponent oluşturayım yine aynı şekilde. Diyelim ki ismine şöyle yapalım. Klasör oluşturalım biz en iyisi. Hero'yu da hatta geleyim buraya taşıyayım. Move diyeyim. Buna da yes diyeyim. Buraya da aynı şekilde eklesin. Daha sonra tekrar home'un içine yeniden geleyim. Diyelim ki ismine service.tsx rafc diyelim. Daha sonra page'imize yine aynı şekilde hero'nun altına servis diyerek bu arkadaşı da buraya ekleyelim. Evet. Şimdi bakalım, görmüş olduğumuz gibi buraya geldi. Şimdi hemen bu servisin içine yazmaya başlayacağım. Şimdi ben burada hemen şu şekilde, evet, arka plan rengi kullanmak istiyorum burada. BY my color 200 diyelim. Daha sonra PY 32 diyelim ve relatif bir yapı olması gerektiğini söyleyelim. İçinde absolute vavelerden kullanacağım. Daha sonra o yüzden dolayı. Şimdi hemen buraya bir tane div yazalım. Class name mx auto ve container yapısı yine aynı şekilde söyleyelim. Tekrar yeniden bir tane div yazalım ve burada diyelim ki normalde flex colo arkadaşım sen, ama md'den büyük olduğu zaman tek bir satır şeklinde olmanı istiyorum. Gap 4 diye de şu şekilde boşluklar verelim. Daha sonra yazmış olduğum bu servisi bir map döngüsüne sokuyorum ve diyorum ki ismi servis eşittir, tekrar parantez, burada diyeceğim ki şöyle bir div aç kapat, burada bir tasarımla bu arkadaşları döndüreceğim. Hemen şöyle bakalım, 3 tane değerimin benim burada dönüyor olması gerekiyor ve dönmüş zaten. Şimdi benim bu div'e öncelikle bir key vermem gerekiyor. Servis nokta id vardı sanırım. Yine aynı şekilde biz bu servisin id'sini burada döndürelim. Daha sonra bu arkadaşa hemen bir class name verelim. Ve diyelim ki flex, yine flex call şeklinde olması gerektiğini, item center, justify center, başka space y ekseninde, yani yukarıdan aşağı dörtlük bir boşluk olması gerektiğini söyleyelim. Hemen buraya bir tane image ekliyorum ve bu image'in alt değeri src değeri zaten servis.image olacak. Daha sonra width ve height değerleri 500 ve 500 kare bir resimde bunlar. Daha sonra class name'lerine de v40 h40 diyerek şu şekilde bir tanımlama yapacağım. Evet, şöyle yan yana geldiler. Şimdi tekrar geliyorum, hemen bunun altına devam ediyorum. Diyeceğim ki bir tane h2'leri olsun ve bunlarda da servis nokta title diyelim.
Evet, bunlar da geldi. Tekrar geliyorum, yine altta bir tane P açacağım. Service nokta description diyeceğim. Evet, şunları bu şekilde ne yaptık? Üçünü de yanına getirdik. Hemen bunlara birazcık süsleyelim. Diyelim ki fontun semibold olsun. Text'in 3x large olsun diyelim. Evet, şöyle bakıyorum. Güzel. Mobilde de güzel duruyor. Bir sıkıntı yok gibi. Şimdi benim daha önce de eklemiş olduğum burada Waves diye iki tane resim vardı. Bunları da zaman zaman kullanacağım zaten. Bir tanesini mesela burada kullanalım. Şöyle yapacağım. Ben burada bu Waves resimlerinden bir tanesini şöyle absolut bir yapı olarak şurada şöyle sanki birleşikmiş gibi bir efekt vermek için kullanacağım. Bir tasarım yapmak için kullanacağım. Hemen buraya tekrar gelip diyelim ki yukarıda zaten relative dedik. Burada yeniden bir image yazıyorum. Ve buradaki class name'de muhakkak absolute yapıda olduğunu söylememiz gerekiyor. Daha sonra bir tane alt değeri girelim. Yine aynı şekilde width değeri girelim. 2000. Height değeri de bu arkadaşın 150 olması gerekiyor. Ve src değerine de klasör ismimiz waves slash 2.png olması gerekiyor. Evet. Absolute dediğimiz için ne yaptı? Buraya geldi. Şimdi benim bu arkadaşı hemen hizalamam lazım. Top 0 dersem başka bir de V'de full dersem bakalım şu şekilde olacaktır. Güzel gibi, bir sıkıntısı yok gibi. Ama ben sadece şunu istiyorum. Bu arkadaş birazcık daha yukarı çıksın. Ama mobildeyken bu şekilde olabilir. Ama şuradayken bakın görmüş olduğumuz gibi birazcık sıkıntı yaratıyor. Şöyle yapalım biz bunu. Top 0 diyelim. LG'den sonra eksi top 10 diyelim mesela. Bakalım şurada. Evet, şuradan sonra bakın buraya kadar geliyor. Birazcık daha iyi gibi. En azından resmi tam kesmiyor yani. O yüzden dolayı bu şekilde yapmak güzel olacaktır. Mobilde bu şekilde. Sayfamı büyüttüğümde de buraya kadar da bu şekilde. Hatta bunu birazcık daha top 8 yaparsam ya da daha büyük mü yapmam lazım? Daha büyük yapmam lazım sanırım. Evet, top 20 diyelim biz. Evet, burada hiç belli olmadı. Birazcık daha aşağılara 12 diyelim. Evet, şurada evet şöyle güzel gibi. Tamam. Evet. Bu bölümü de bu şekilde ayarladık. Ana sayfa ile ilgili daha fazla tasarım yapmaya gerek yok bence. Bir iki bir şey daha eklenebilir. Ama bence zaten footer ve header'ımız tamam. Ana sayfamızda girildiği zaman en azından siteye güzel bir görüntü veriyor. Şimdi artık diğer sayfalarla işlemlerimizi yaparak devam edelim. Evet, şimdi giriş ve kaydolma işlemleriyle devam edelim. Şimdi benim kullanacağım yazılımın ismi Clerk. Siz tabii ki Kindle de kullanabilirsiniz ya da Nextout'la vesaire de yapabilirsiniz. Ben giriş işlemleriyle çok fazla vakit harcamak istemediğim için direkt Clerk ile devam edeceğim. Şimdi Clerk için öncelikle Clerk'te bir hesap açmanız gerekiyor ve dokümantasyonunu aynı zamanda açmanız gerekiyor. Hesabı açtıktan sonra, giriş yaptıktan sonra buradan yeni bir tane application oluşturmanız gerekiyor. Hemen geliyorum, ben buradan bir application oluşturuyorum ve diyeceğim ki Printify diyeceğim ve buradan neyle giriş yapılmasını istiyorsam seçeceğim. Normalde bu arkadaş ücretsiz sürümünde 3 tane sosyal medya hesabı seçebiliyormuşuz. 10.000 tane de aylık giriş mi kayıt mı öyle bir şeyler var. Zaten çok da önemli değil, bizim işimize yarıyor zaten. Şu an ben sadece Google'la giriş ve e-mail adresiyle giriş seçeneğini kullanacağım. Daha sonra istersek zaten değiştirebiliyoruz. Hemen create application diyeceğim ve bana application'ımı oluşturacak. Burada bakın pricing bölümünde, plan ve buying bölümünde bakın fiyatları ile ilgili detaylara buradan bakabilirsiniz. Zaten dediğim gibi benim bununla çok fazla işim yok ve burada users bölümünde de kullanıcılar giriş yaptıkça buradan kullanıcıları yönetebiliyorum. Şimdi ben buradan Next.js seçeneğindeki adımları aynen yaparak devam edeceğim. Öncelikle benim projeme Next.js'yi yüklemem gerekiyormuş. Hemen şu şekilde projemi durduruyorum ve Next.js'yi Clerk'i yüklüyorum. Daha sonra diyor ki environment dosyasına şunu yaz diyor. Environment dosyası bizim kritik bilgilerimizi sakladığımız dosyalardır ve o yüzden dolayı bu dosya kitaba pek fazla yüklenmez. Biz de yine o yüzden dolayı bunu yazdıktan sonra ignore'a gelip buraya environment dosyamızın kitaba yüklenmemesi gerektiğini söyleyeceğiz. Daha sonra tekrar geliyorum. Burada bana bir tane middleware.txt dosyası vermiş.
Ben şimdi buradaki middleware.ts dosyasını kullanmayacağım. Buradaki middleware.ts dosyasını kullanacağım. Aslına bakarsanız şurada ikinci sayfadaki middleware.ts sayfasını kullanacağım. Birazdan geleceğiz şimdi ona. Şimdilik o yüzden dolayı middleware.ts dosyasını buradan alıp yapıştırmıyorum. Ama isterseniz oluşturalım. Şöyle tekrar geleyim. Bir tane middleware.ts diyelim. Bu dosyanın içinde normalde bizim güvenlik ayarlarımız olur. İşte API'miz ya da işte şu dosyaya girilebilir, şu dosyanın izni var, bu dosyanın izni yok. Daha sonra kullanıcı giriş yaptıysa şu sayfalara giriş yapabilir, giriş yapmadıysa bu sayfalara giriş yapabilir gibi ayarlarımızı yapabildiğimiz adı üstünde middleware yani güvenlik dosyamızı aynı şekilde gelip oluşturuyoruz. Bu Next.js'in özelliğidir zaten ama Clark diyor ki arkadaşım diyor beni kullanabilmen için diyor aynı zamanda güvenlik dosyasına bir iki bir şey de yazman gerekiyor diyor. Şimdi burada App Router ve Pages Router diye iki tane seçenek var. Bu Pages Router Next.js 13 ve öncesi için geçerli. Biz 14 kullandığımız için şu an hatta yakın zamanda 15'te çıkacak. Onda da aynısı olur büyük bir ihtimal. Ne yapacağız yine buradaki söylemiş olduğu gibi bunu kullanacağız. Clark Provider diyeceğim. Şunlara burada ihtiyacımız yok. Duruma göre daha sonra gerekirse ekleriz. Hemen buraya tekrar gelelim ve bunları yapalım. Şimdi middleware dosyamız değil. Bunlar bizim normalde tüm dosyamızı kaplayan, hepsini kaplayan layout eklememiz gerekiyor. Onun için buraya geliyorum ve şuraya Clark Provider ve daha sonra bu Clark Provider'ı kapatıyorum. Ve Clark Provider'ın şu arkadaşını yine aynı şekilde gelip buraya yazıyorum. Bir yandan projeme npm run dev diyeyim, bir yandan projem çalışa dursun. Tamam. Sonra tekrar geliyorum. Burada bir middleware dosyasından bahsetmiştim. Onun da ayarları şurada yeni sekmede açıyorum. Şimdi ben dosyalarıma zaman zaman şu dosyaya girilsin, bu dosyaya girilmesin gibi ayarlar yapmak isteyebilirim. Yani kullanıcı tamam giriş yaptı, giriş yapmadan da ana sayfayı görebilmeli. Evet, middleware dosyamızda şu an hata var. Problem yok. Şimdi düzelteceğiz zaten. Şimdi kullanıcı giriş yapmadan da ana sayfayı görebilmeli. İşte ama bazı sayfaları görmemesi gerekir yani mantıken işte ne bileyim sipariş sayfası, order sayfası bunları görmemesi gerekir. O yüzden dolayı şurada bir tane middleware.ts sayfası örnek var ve burada girmemesi gereken sayfaları tanımlayabiliyoruz. O yüzden bu arkadaşı yine aynı şekilde gelip alıp buraya yapıştıracağım ve burada bunu kendime göre değiştireceğim. Şimdi benim dashboard diye bir sayfam yok ama olabilir. Yani admin bölümünde olabilir daha doğrusu. Ya da şöyle yapabiliriz biz buraya. Dashboard mu desek? Bizim normalde admin sayfamız var. Rotalarımız var. Login sayfalarımızı yanlışlıkla sildim galiba videoyu çekerken ben. Tekrar yeniden ekleyeceğiz. Problem değil. Şöyle yapalım biz buraya, tamam ya dashboard olsun. Admin sayfasının içine ekleyelim biz bunu. Diyelim ki işte şöyle new folder, aynen new folder diyelim. Dashboard diyelim. Bunun içinde olsun. Şimdi dashboard içine tekrar geleyim. Bir tane page.tsx diyelim ve rafc diyelim. Dashboard page diyelim. Evet. Bunları bu şekilde tanımladıktan sonra bakın localhost 3000'e geldiğim zaman bu arkadaşın normalde girebilmesi gerekiyor. Middleware.ts'imizi kaydetmemişiz. Hemen şöyle kaydedelim. Bakın buraya girebiliyorum. Ama dashboard'a girmek istediğim zaman görmüş olduğumuz gibi beni yönlendiriyor. Yani ben şimdi artık ne yapmış oldum? Clark'la bunun ayarını yapmış oldum. Şimdi benim normalde bu admin sayfası ve dashboard sayfası içinde yönetimle ilgili şeylerim olacak. Buraya bir tane daha dosya ekleyeyim, şimdilik şöyle dursun. Yanlışlıkla sanırım out dosyasını silmişim ama zaten içinde bir şey yoktu. Yeniden şöyle tekrar oluşturayım. Out diyelim ve burada bu out'un içini şimdi tekrar yeniden tanımlayalım. Şimdi diyor ki şimdi normalde ben dashboard sayfasına geldiğim zaman bakın şöyle bir siteye gidiyorum. Evet, bakalım şöyle bir siteye gidiyorum ama ben bunu kendi sitemin içinde açmak istiyorum. Bunun için ne yapacağız? Bunun için tekrar buraya geliyoruz, bakın. Burada create custom diye bir ayar var. Bunu kullanacağız. Buraya tekrar gidiyorum ve burada bana söylemiş olduğu gibi sayfalar oluşturacağım. Singup de yine aynı şekilde out klasörüm içine geleceğim. Singup diye bir klasör oluşturacağım. Yine aynı şekilde Singen diye bir tane daha dosya oluşturacağım. Evet. Bunları oluşturduktan sonra diyor ki arkadaşım diyor bunların içine dinamik diyor. Aynı zamanda şu şekilde birer tane daha dosya oluşturman gerekiyor diyor. Hemen bunu oluşturuyorum ve bunun içine bir tane page.tsx diyorum ve buradaki bu arkadaşı aynı şekilde yazıyorum. Yanlış mı yazdık? Bakalım. Evet, dikkat edin. Bakın isimlerini vesaire yanlış yazmışım. Evet, şöyle hemen düzeltelim bu arkadaşı.
Evet, Sing'in sayfasının içindeyiz ve Sing'in aynı şekilde yapıştırıyoruz ve bunu aynı şekilde ne yapıyoruz? İçini düzeltiyoruz. Yine aynı şekilde gelip Singap sayfası için de aynısını yapmam gerekiyor. Tekrar Singap sayfası folder. Bunun içine bir tane page.tsx ve bunu da yine aynı şekilde gelip yapıştırıyorum. Buraya kadar tamam. Şimdi ben buradan tekrar dashboard sayfasına geldiğim zaman hala yönlendirme devam ediyor. Dokümantasyonda şöyle aşağı doğru geliyoruz. Bize başka neler söylemiş. Diyor ki environment dosyana diyor muhakkak diyor bunları eklemen gerekiyor diyor. Tekrar geliyorum environment dosyasına. Ops. Bunları da bunun altına ekliyorum. Şimdi bir Shift F5 yapalım. Daha sonra tekrar yeniden dashboard sayfama gelelim. Ve bakalım görmüş olduğumuz gibi localhost'un içinde single sayfasını açtı. Tamam, güzel. Şimdi ben buradaki bu login ve single'a tıkladığım zaman zaten buradaki bu sayfalara gitmesini istiyorum. Öncelikle bunları ayarlayayım ve daha sonra da bu sayfaların tasarımlarını yapalım. Component Home Hero yok, burası değil. Şöyle kapatayım bunları. Neresiydi orası? Menü Header. Evet. Pardon, user menü. Bunların hemen aynı şekilde linklerini söyleyelim. Buranın ismi mantıken ne olacak? Single ve burası da yine aynı şekilde Singap olacak. Evet. Şimdi artık bunlara tıkladığımız zaman login'e tıkladık. Bu sayfadayız. Tekrar Singap'a tıkladık. Yine bu sayfadayız ve bunlar da artık tamam. Şimdi benim bunlara güzel bir şekilde bir de tasarım yapmam gerekiyor. Hemen buraya tekrar geliyorum. Bir tane layout ekleyerek buraya bir tasarım yazmaya çalışıyorum. Layout.tsx rafce out layout diyelim. Daha sonra tekrar bir interface out.layout props children ekleyelim bir tane. Evet. Şöyle yazdık. Şöyle tekrar gelelim. Şöyle sayfamızı yenileyelim. Normalde out layout gözüküyor görmüş olduğunuz gibi. Şimdi tekrar gelelim. Burada bununla ilgili bir tasarım yapmaya çalışalım. Şimdi ben burada sayfamı ikiye bölmek istiyorum. Sayfamın yarısında resim olacak. Diğer yarısında da formum olacak. Aynı zamanda ben bu sayfadan geri gelip buradaki bu sayfaya gelebilmem gerekiyor. Çünkü benim bu sayfamda mantıken header ve footer yok. O yüzden dolayı kullanıcıyı geride gönderebilmem gerekiyor. Hemen buraya tekrar geliyorum. Diyeceğim ki div class name, bu arada bir tane de children ekledik biz yukarı. Onu da burada tanımlamamız gerekiyor ki children'ı nereye koyacaksak söyleyelim. Login ya da register formumuzu bize getirsin. Hemen burada flex diyelim. Daha sonra gap 2 max h screen diyeceğim ve relatif bir yapı olmasını isteyeceğim. Absolute olarak buraya bir tane de X butonu koyacağım. Tıkladığımız zaman bu sayfaya gelsin istiyorum. Çünkü o yüzden dolayı. Hemen buraya bir tane div yazalım. Bu arada bir yandan şunu açalım. Bir yandan da yaptığımız şeyleri görelim istiyorum. Evet, şöyle dursun. Buraya tekrar gelelim. Diyelim ki div class name işte absolute, daha sonra top 2 left 2 diyeceğim ve bunun içine de bir tane X ikon ekleyeceğim. Evet, şöyle X class name text slate 700 diyelim. Evet, şu şekilde bir tane ikon geldi. Şimdi buna tıkladığımız zaman mantıken ne olması gerekiyor? Geriye gitmesi gerekiyor. Yani ana sayfaya gitmesi gerekiyor. Hemen burada tekrar söylüyorum. Href bu linkin next link diye kütüphanesinde aynı şekilde gelip ekliyor. Evet, buna bastığımız zaman artık bu sayfaya gidiyor. Login'e tıkladık, tamam. Şimdi tekrar bunun altına devam edelim. Hemen şöyle yapacağım. Buraya bir tane div yazalım. Diyelim ki class name ve full olsun. mdd ve 1/2 flex call diyelim. Flex call, hemen boşluklar söyleyelim. Space y ekseninde 8 diyelim. Item center, justify center, bir de h screen diyeceğim. Şimdi ben burada bunları neden yazdım? Sayfamın 1/2'si olsun istiyorum. Yukarıdan aşağı logom olacak, bir tane yazım olacak ve formum olacak. O yüzden dolayı ben şimdiden bunların yerini burada aşağı yukarı söylemiş oluyorum. Tekrar yeniden bir tane daha buraya bir tane daha div ekleyelim ve burada formumuz olacak. Bir de formumuzun olmadığı bir de resim alanım olmasını istiyorum. Sayfamın yarısı resim olsun istiyorum. Burada normalde gizli olacak ama sadece MD'den eğer sayfa büyükse flex olacak
ve sayfanın 1/2'sini kaplamasını istiyorum. Ve aynı zamanda H screen olsun istiyorum. Hemen buraya tekrar gelelim. Image'imizi buraya ekleyelim. Image next image diyeceğim. Şöyle resmimin alt src başka width height bunları doldurmamız gerekiyor zaten. Şimdi alt değerine bir şey yazalım. Out diyelim mesela. Daha sonra resmimizin ismini yapmıştım ben. Şöyle bakıyorum. Out.jpg diye bir resim eklemişim. Onu kullanacağım. Out.jpg diyeceğim. Width 1080'e 1920'lik bir resim. Evet şöyle bakalım. Burada normalde gizli. Burada gelmesi gerekiyor. Evet resim şu. Tamam. Başka hemen bu arkadaş aynı zamanda bir tane class name ekleyelim. Diyelim ki object cover ve full diyelim resmimizde şöyle netleştirelim. Bu da tamam. Bunun dışında burada başka bir şey yapmayacağız. Hemen burada children'ımızı ekleyip bu şeylerimizi ekleyelim. Şöyle hemen buraya children'ımı şöyle ekleyelim. Evet formumuz vesaire de bu şekilde geldi. Şimdi ben buranın üzerine aynı zamanda birazcık daha süslemek istiyorum. Tabi hemen bizim normalde nerede kullanmıştık o arkadaşı? Header'da bir yerde kullandık. Hemen bulalım. Uzun yazmayalım. Component, menü, header. Evet şurada normalde bizim neyimiz var? Logomuz var. Yine aynı şekilde gelelim. Logomuzu biz children'ımızın üstüne şöyle ekleyelim. Güzel. Bunun altına bir tane de ekstradan bir div daha atalım. Welcome falan bir şeyler yazalım. Evet. Div class name diyelim ki text center. Hemen içine bir tane H2 welcome back diyelim. Daha sonra bu arkadaşa da class name font semibold text 3x large diye. Evet. 3 fazla olmuş. 2 diye. Evet. Şu an bu şekilde bir tasarımımız oldu. Buraya tıkladığı zaman da kullanıcı aynı zamanda gidebiliyor. Buraya tıkladığı zaman da geri gelebiliyor. Aynı zamanda responsive bir yapımız. Kaydı yoksa buradan gelip kaydolabiliyor. Ya da direkt giriş yapabiliyor. Şimdi ben öncelikle burada herhangi bir kaydımız yok zaten. Hemen direkt giriş bölümüyle hem kaydolalım hem de girişimizi sağlamış olalım. Ben burada hesaplarımdan birini aynı şekilde seçiyorum ve giriş işlemimi burada yapmaya çalışıyorum. Evet giriş işlemimiz oldu. Tabi biz şu an için burada herhangi bir şey anlamadık. Users bölümüne tekrar gelecek olursak burada hesabımla ilgili bölümleri zaten görebiliyoruz. Şimdi login ve sign up bölümümüzde bunları aynı şekilde göstermeye çalışalım. Bizim burada evet dokümantasyondan göstermek istiyorum. Özellikle şurada bir yerde olması gerekiyor. Bulabilirsem hemen bakalım. Evet bakın burada current user diye bir bölüm var. Eğer ki kullanıcı giriş yapmışsa ya da yapmamışsa şu şekilde ne yapabiliyormuşuz söyleyebiliyormuşuz. Bunun için bizim bir tane zaten user menümüz var. Eğer ki kullanıcı giriş yapmamışsa bize o zaman ne yapacak? Bunları gösterecek. Ama giriş yapmışsa o zaman başka bir şey gösterecek. Hemen biz bu arkadaşı yine aynı şekilde şöyle gelip tanımlayalım. Daha sonra bu arkadaşlar artık ASYNC function olduğu için bunu söylememiz lazım. Current user'ı da yine aynı şekilde eklememiz lazım. Daha sonra tekrar burada aynı şekilde dokümantasyona bakacak olursak diyor ki eğer ki user yoksa bunları ver diyor. O zaman ben şöyle yapacağım. Diyeceğim ki buraya bir tane süslü parantez user eğer ki varsa şöyle evet böyle diyelim. User eğer ki varsa bunlar gelsin. Yoksa şunlar gelsin diyelim. Evet. Şöyle yapalım mesela. Div ekleyelim şöyle div. Evet burada bir şey yanlış yazmış olabilirim. Hemen kontrol edeceğiz onu. Evet şöyle tekrar geri alıyorum. Ben burada evet şöyle yapalım. Evet tekrar şöyle bir tane parantez açalım. User vv diyelim. Olmazsa evet şöyle. Eğer ki user varsa bu diyecek. Şeyden dolayı olabilir. Dur şöyle yapalım. Buraya bir tane div aç kapat yapalım. Şunu şuradan şöyle keseyim. Şöyle yapalım. Tamam. Tekrar şöyle yapalım. Üstü parantez. Eğer ki user varsa evet, neyse şöyle vv yapalım. Şu an şeyleri karıştırdım nedense yazamadım. Bundan bir tane ekleyelim. Bir tane de eğer ki user varsa bir tane de user yoksa olacak. Şunları şöyle yine aynı şekilde gelip yazalım. Ctrl 9.
Evet, şöyle. Şundan şöyle kestim. Buraya ekledim. Şunun başına bundan ekledim. Evet, bunu da içine bir tane div yazalım. Div yazalım. A yazalım. Evet. Şu an tekrar gelip baktığımızda görmüş olduğumuz gibi kullanıcı giriş yaptığı için A yazdı. Normalde biz kullanıcıya çıkış vesaire yaptırabilmek için de kullanabileceğimiz başka ne vardı? Single user şey diye bir şey vardı sanırım. Bakalım hemen. Neredeydi o arkadaş? Burada değil. Yan menüden buluruz. Hemen out. Şöyle bakalım. User button diye hatırlıyorum. Hemen şurada olmasa şu arkadaşı silelim. Evet, user button, hatta buna bir de şey eklememiz gerekiyor. After bakalım. Şöyle. Evet, kaldırdılar mı acaba onu? Çıkmadı çünkü. Tekrar bakalım. Evet, after. Evet, gelmedi. Bir bakalım bakalım ne olacak, ne gelecek, ne bitecek. Şuraya görmüş olduğumuz gibi bilgilerimiz geldi. Çıkış işlemini yaptığımız zaman bu da bu şekilde çalışıyor. Tekrar giriş yapmak istersem tekrar aynı şekilde aynı hesaplara da diğer hesaplarla giriş yapabiliyorum. Giriş yaptığım zaman bunlar da bu şekilde geliyor. Bunun yanına başka ekleyeceğim herhangi bir şey olur mu? Bunun yanına belki bir tane daha buton ekleyebilirim. O yüzden dolayı şu butonlardan bir tanesini daha yine aynı şekilde gelip kopyalayalım ve şöyle yapalım. İçine ne diyelim bunun? Dashboard diyelim şimdilik. Daha sonra bu arkadaşı değiştiririz zaten. Hemen bu arkadaşlara bir hizalama işlemi de yapalım şöyle. Diyelim ki div class name flex row item center justify center dersem sanırım hizalanır. Evet, bir de aralarına boşluk eklemem gerekiyor. Gap 2 desem ya da gap 3 desem şöyle bir de boşlukla vermiş olur. Evet, şu an için bu arkadaşlar bu şekilde dursun. Daha sonra olmazsa buranın tasarımını vesaire birazcık daha değiştiririz. Dashboard sayfamız için link olmasın şimdilik, daha sonra ekleyeceğiz zaten. Bunu da bu şekilde ne yaptık? Ayarlamış olduk. Evet, giriş işlemlerimizde başarılar. Evet, veri tabanı işlemlerimizde devam edelim. MongoDB kullanacağım ve adaptör olarak da, yani bağlantı ayarı olarak da Prisma kullanacağım. Yani hem benim Next.js ile hem de veri tabanımla ilgili aradaki köprü işlemi görecek olan şeyin ismi Prisma. Bu bir ORM diye geçiyordu sanırım. Bunun tarzında birkaç tane daha var yine. Aynı şekilde şu an isimleri pek fazla aklımda yok. Type ORM olması lazım. Drizzle olması lazım. Bunun gibi birkaç tane daha var. En avantajlarından bir tanesi bence Prisma olduğu için ben genellikle Prisma kullanıyorum. Tabii ki tercih sebebi, isterseniz diğerlerini de aynı şekilde kullanarak yapabilirsiniz. Ben Prisma üzerinden anlatacağım. Şimdi Prisma dokümantasyon sayfasında geldiğimizde ORM'ye tıkladığımızda burada kullanabileceğimiz birkaç tane veri tabanından bahsetmiş. Localhost'ta eğer ki MySQL'iniz vesaire varsa onları da kullanabilirsiniz ama buradaki Database Driver seçeneğinden birazcık ayar yapmanız gerekiyor. Ben uzun uzun ayar yapmayacağım. Zaten ben direkt MongoDB'deki ayarlarımı kullanacağım. Yani MongoDB kullanacağım ve burada direkt otomatikman bağlantısını sağlayacağım yani. Bunun için öncelikle MongoDB Atlas'ta bir hesap açmanız gerekiyor. Hesap açtıktan sonra yeni bir tane proje oluşturmanız gerekiyor. Projemin ismine Printify diyeceğim. Daha sonra Next diyeceğim. Daha sonra Create Project diyeceğim. Şimdi burada yüklememiz gereken bir iki tane bir şey var. Öncelikle onları yükleyerek başlayalım. Quick Start diyelim ve diyelim ki npm install Prisma S, işte şu arkadaşı aynı şekilde gelip kopyalayayım ve yüklemesini başlatayım. Yüklemesi tamamlandı. Hemen şöyle tekrar geliyorum. Burada bir de bana Prisma dosyası oluşturması için şu arkadaşı yazıyorum. Bunu yazdığım zaman bana bir tane Prisma şeması oluşturacak. Buraya Prisma diye bir klasör oluşturacak. Görmüş olduğunuz gibi. Ve bunun içinde benim bağlantı ayarlarım olacak. Şu açıklama satırlarını şuradan temizleyelim. Ve ben MongoDB kullanacağım için buraya da MongoDB yazayım. Environment dosyasına geldiğimiz zaman da bana şu şekilde hazır bir environment dosyası ve açıklama satırı eklediğini görüyoruz. Burada görmüş olduğumuz gibi bir PostgreSQL ile ilgili bir ayarların olduğunu söylüyor. Ama biz PostgreSQL kullanmayacağız. MongoDB kullanacağız. Bunun için projemizi oluşturduk. Buradan database seçeneğine geliyorum ve diyorum ki
Boyut'a cluster diyorum ve ücretsiz versiyonu seçiyorum. Daha sonra burada veri tabanıma bir tane isim verelim. Diyelim ki ismi cluster olsun ya da cluster 0 da aynı şekilde kalabilir. Problem değil. Ama buraya yazdığınız ismi şimdi birazdan burada kullanmanız gerekiyor. Yani burada cluster 0 yazıyorsa yine aynı şekilde onu o şekilde kullanın. Cluster yine bu şekilde dedim ve create deployment diyorum. Daha sonra bana şu şekilde bir kullanıcı adı ve parol oluşturdu. Bunları kopyala diyorum ve create database user diyorum. Daha sonra choose connection method diyerek buradan MongoDB for vs code diyorum. Ve burada bana bir bağlantı ayarı oluşturuyor. Böyle bazen 1-2 saniye, bakın 10-15 saniye bekleyebilirsiniz diyor ve oluşturdu. Bu arkadaşı geldim yine aynı şekilde aldım ve buraya yapıştırdım. Ve sonuna da cluster, yani benim veri tabanı adımı yazdım. Buraya kadar işlemlerimiz tamam. Sonra benim bu aynı zamanda bu arkadaşa IP izni vermem gerekiyor. Add IP adresi diyeceğim ve tüm IP adreslerine izin vereceğim ki daha sonra bilgisayarımı kapatıp açtığımda, modemimi açıp kapattığımda bana sıkıntı çıkartmasın. IP adresiniz değişebilir. O yüzden dolayı ne yapıyorsunuz? Bunlarda da IP adresinizi muhakkak ayarlıyorsunuz. Bunları yaptıktan sonra buraya zaten bağlantı ayarımız vesaire yazdık. Burayı kapatalım. Burada environment'ta database.url diyor zaten, ayarlar vesaire. Tamam. Şimdi ben artık burada ne yapmam gerekiyor? Bir model tanımlamam gerekiyor. Bunun için şöyle yapacağım. Yani olabildiğince enumlar yazarak devam edeceğim. Yani modeller oluşturmayacağım. Bir tane modelim olacak benim. Çünkü Printify oldukça büyük bir site. Hepsini tek tek yapmaya çalışsam zaten otomatikman bir 7-8 ayımı alacaktır. O yüzden dolayı yani 7-8 ay yapmış olsam bile tamamıyla bitmiş olmayacaktır tabii ki de, bayağı uzun sürecektir, yani demek istediğim şey o. O yüzden dolayı benim olabildiğince bunları kısaltmam lazım ve bu yüzden dolayı şöyle enumlar yazarak gideceğim. Yani diyeceğim ki kullanıcıda, yani bir admin panelinden ya da buradan veri tabanından biz bunları tek tek ekleyemeyeceğiz. Buradan sadece bir standart olanlarını söyleyeceğiz. Bu şekilde kullanacağız. Daha sonra tekrar yine aynı şekilde bir tane daha enum, yani hazır şeyler veriyorum ben buraya. İçerikler veriyorum yine. Aynı şekilde tekrar geliyorum, yine aynı şekilde bir enum daha yazacağım. Tekrar geleceğim bir aynı şekilde. Bunlar ne içinde? Telefon modeli içinde. Şimdi ben sadece telefon modeli değil, aynı zamanda tişört modelleri de kullanmak istiyorum. Yani tişörtlerle ilgili işlemler yapmak istiyorum. Tişörtlerin de size olur. Yine aynı şekilde bunu yazıyorum. Aynı zamanda tişörtlerin renkleri de olur. Bunları da bu şekilde yazıyorum. Daha sonra bir de bardaklarım olacak benim ve bardaklarım için de bunları ne yapacağım, bu şekilde söyleyeceğim. Daha sonra bu arkadaşlardan yani 3 tane şeyimiz var. Telefon, tişört, mark ve ben bunların tipini de bilmek zorundayım. Çünkü ben bir tane şimdi konfigürasyon dosyası yazacağım. Ben burada herhangi bir ürünü seçtim, resmi yükledim mesela, kategorimi seçtim. Daha sonra baskıya göndereceğim. Ama baskıya gönderdiğim zaman yani bir veri tabanına kaydedeceğim. Veri tabanıma kaydettiğimde hangi ürün ne olduğunu vesaire ne yapmam gerekiyor, benim bir şekilde söylemem gerekiyor. Filtreleyebilmek için admin panelinde vesaire. O yüzden muhakkak zaten product tipimizde söylüyoruz. Şimdi tekrar geliyorum, buraya bir tane model dosyası yazacağım. Bakın bu model, diğerleri enum, diğerleri hep hazır içerikli. Ben burada diyorum ki arkadaşım konfigürasyon dosyası diye kaydedeceksin. Ben mesela şimdi resmimi yükleyeceğim birazdan ileriki bölümlerde. Resmimi yükledim, ayarladım yerine vesaire. Ne yapacağım? Bu yüklemiş olduğum resmin bana URL'i lazım. Daha sonra yüklemiş olduğum şeyin koloru lazım. Mac color var bu arada. Hatta şu fazla da olmuş olabilir. Bunu bakacağım. Belki yanlış yapmış olabilirim. Color, Mac color. Şöyle bir daha tekrar gelelim. Case color var. Aşağıda kullanmış mıyım case color? Kullanmamışım. Şurada color yerine aslında case color kullanmak daha mantıklı. Evet, şöyle olsun burası. Case color, case, bunlar şeylerle ilgili olan bölümler, tişörtlerle ilgili olan bölümler, şeyle ilgili olan bölümler, bu şekilde ne yaptık, yazdık. Şimdi bizim mantığımız şu şekilde olacak. Ben girdim, ürünümü, ayarlarımı yaptım, kaydettim. Kaydettikten sonra gerekli olan verileri ne yapacak? Bakın hepsinin sonunda soru işareti var. Bunlara göre kayıt edecek. Ben daha sonra filtrelerken de zaten ne yapacağım? Bunlara göre API yazarak aynı şekilde filtreleme işlemini yapacağım. Şimdi benim bunları bu şekilde yazarken bakın, string bu zorunlu olduğunu söylüyorum. Zaten ID otomatik oluşturuyor. Başka zorunlu bir şey var mı? Yok. Neden image URL zorunlu? Çünkü ben normalde birazdan uploading kullanacağım. Uploading yüklerken de bana image URL ile bir tane konfigürasyon dosyasına öncelikle bir tane veri kaydedecek. Veriyi kaydetti. Daha sonra
ne yapacağız? Biz bir sayfaya yönlendireceğiz. Sayfamız örnek olarak söylüyorum. Telefon sayfası olduğunu varsayalım. Telefonla ilgili işlemleri yaptıktan sonra telefonla ilgili verileri kaydedecek. Kaydettikten sonra finish olduğu zaman resmi bitiş şeklini buraya kaydedecek ve ne yapacak en son? Design diyeceğiz ve göstereceğiz ve veri tabanında da kaydetmiş olacağız zaten. Siparişi başarılı bir şekilde aldığımızı yapmış olacağız. Belki bir iki tane daha bir şeyler ekleyebiliriz. Ama şu an başlangıç için veri tabanımızın bu şekilde olacağını düşünüyorum. Evet, hemen bunu yine aynı şekilde geldim kaydettim. Hemen buraya tekrar geliyorum. Diyeceğim ki npx prisma generate diyerek veri tabanımızda bir sorun var mı yok mu bunu kontrol edebilirsiniz. Ama bu arkadaş MongoDB'ye veri göndermiyor. Sadece kontrol ediyor. Evet, pardon, burada 5 açmışım. Şuraya tekrar bir daha geleyim. Split terminal PowerShell değil mi? Tekrar yine aynı şekilde buraya geleyim. npx prisma db push diyelim ve veri tabanımıza göndersin. Neden burada yeni de bir tane daha açtım? Ondan da bahsedeyim. Şimdi ben burada npm run dev diyerek sürekli projemi çalıştıracağım. Ama veri tabanında da bir şeyler yapmak isteyebilirim. O yüzden npx prisma studio diyerek burada da bunu açacağım. Çünkü bu arkadaşın da sürekli açık kalması gerekiyor. Evet, şöyle şunu şuradan şöyle küçülteyim birazcık. Burayla çok işimiz olmayacak zaten. Evet, şu şekilde bize bir veri tabanı geliyor. Ben burada herhangi bir veri tabanına tıkladığım zaman add record dediğim zaman burada istediğim gibi ne yapabiliyorum? Verilerimi ekleyebiliyorum. Bir tane örnek olarak eklemem gerekirse mesela type seçeneğine geldim. Tişört seçtim. Image URL'imiz zorunlu bir şeyler yazmak zorundayım buraya. Color'lar için tıkladım, bakın. Telefonla ilgili color'lar geliyor burada. Telefonla ilgili şeyler geliyor. Finish, size gibi çeşitli alanları var. Şimdi şöyle yapalım biz bunu. Case color model, şöyle yapalım biz buna. Şuna da case yazalım arkadaşlar. Karışacak yoksa bunlar. Evet, şöyle ben onu düzgün düşünmemişim. Case color, case model, case material, case finish. Evet, şöyle olsun. Hizalar önemli değil ama biz hizalı bir şekilde yapalım. En azından güzel dursun. Tamam. Şimdi tekrar projemi yeniden durduralım. npx prisma db push diyeceğim ve veri tabanımı güncelleyeceğim. Şimdi ben her veri tabanımı güncellediğim zaman bu arkadaş düzgün çalışmıyor. Bunu da yeniden başlatmam gerekiyor. Yani içindeki verileri güncellemiyor. Aslında çalışıyor da Studio pek düzgün çalışmıyor. Bakın case model, case color, bunların da başlıklarını düzeltti. En azından anlamam daha kolay olacaktır. Şimdi hemen MongoDB'ye gelelim. Aynı şekilde database bölümüne gelecek olursak burada browse collection dersem ve ben burada yine aynı şekilde collection'ımı yönetebilirim. Ama burada bakın insert document vesaire dediğimiz zaman birazcık veri girmesi vesaire birazcık zor oluyor. O yüzden dolayı Prisma Studio kullanmak daha kullanışlı oluyor. Evet, veri tabanı ayarlarımız da bu kadar. Şimdi artık yavaş yavaş uploading ayarlarımızı yaparak devam edelim. Evet, şimdi Prisma ile ilgili öncelikle bağlantı ayarımız var. Bunu yapmamız gerekiyor. Çünkü veri tabanında her yerde erişebilmemiz gerekiyor bizim bu arkadaşa. Bu yüzden dolayı lib klasörünün içine tekrar geliyorum. Bir tane Prisma db.ts diye bir dosya hazırlayacağım. Ve bu dosyaya direkt şunu yapıştıracağım. Zaten benim tüm projelerimde yine aynı şekilde bu yapıyı kullanıyorum ve diyorum ki örnek olarak bir sorgu yazdığımı varsayalım. Await diyorum. Mesela örnek, tabi söylüyorum yine. Prisma db nokta işte benim veri tabanımın ismi ne? Şu congratulations nokta işte hangi işlemi yapmak istiyorsam buradan seçerek aynı şekilde ne yapıyorum? Bunu kullanıyorum. Tabi biz burada bunu ne yapıyoruz? Direkt export ediyoruz Prisma DB, istediğimiz herhangi bir yerden kullanabilelim diye. Onun dışında şimdi uploading ile kurulum ayarlarımızı yaparak devam edeceğiz. Öncelikle uploading'de bir hesap açmanız gerekiyor. Uploading'de bir hesap açtıktan sonra giriş yapmanız gerekiyor. Giriş yaptıktan sonra karşınızda şu şekilde bir application sayfası çıkacaktır ve create new application diyerek yeni bir tane application oluşturmanızı istiyor. Ve burada dokümantasyonda yapmamız gereken adımları bize teker teker söylüyor. Öncelikle bir application ismi oluşturayım ve şu şekilde printify diyelim ve create application diyerek application'ımızı oluşturalım. Daha sonra bizim burada API key kısmımız var ve ben buradaki bu API keyleri aynı şekilde kopyalayarak environment dosyamın içine yapıştıracağım. Bunları yapıştırdıktan sonra buradaki adımları aynı şekilde gelip yapalım. Öncelikle diyor ki arkadaşım beni kurman gerekiyor diyor. Hemen şunu şöyle kuralım. Onun dışında secret key'imizi yazmamız gerektiğini söylüyor. Biz zaten secret key'imizi öncesinde yazdık.
Daha sonra diyor ki app API uploading core.ts diye bir dosya oluştur ve bunun içine yaz diyor. Hemen dediği gibi app klasörün içindeyiz. Bizim buraya bir tane API diye klasör oluşturmuştum ama sanırım sildim, geri almıştım birkaç defa projeyi. API klasörünü yine aynı şekilde oluşturuyorum ve uploading aynı şekilde bir klasör oluşturuyorum ve tekrar bunun içine geliyorum. core.ts diye bir tane file oluşturuyorum ve bunun aynısını buraya yapıştırıyorum. Şimdi bu arkadaş bize tam anlamıyla yeterli değil. Aslında bir içinde ufak tefek değişiklikler de yapmamız gerekecek. Nasıl yeterli değil daha doğrusu, bakın burada normalde diyor ki upload complete, yani yükleme işlemi tamamlandığı zaman diyor ki yükleme işlemi tamamlandığı zaman console.log bu şekilde ben diyor verilerimi yazıyorum diyor. Aynı zamanda diyor şurada bir tane fake ID'm de var diyor. Burada ben bu işlemleri bu şekilde yapıyorum diyor. Biz bunları kendimize göre değiştireceğiz ve düzenleyeceğiz. Kullanıcı giriş yapmadan aynı zamanda fake ID yani fake ID olmasa da işlem aslında yapabilir. Bunları kendimize göre değiştireceğiz ama şimdi en azından bu şekilde dursun, bir çalıştıralım ve bunun üzerinde değişikliklerimizi de yapalım. En çok değişiklik yapacağımız yer burası, çünkü yüklendikten sonra yapılması gereken işlemlerimiz var. Bizim veri tabanına kayıt işlemi gibi işlemler yapmamız gerekiyor. Ve onun dışında resimle ilgili ayarlarımızda da burada lot kullanabiliriz. Mesela diyebiliriz ki eğer ki resim yüklenmemişse hata vermesi gerekiyor gibi bir şeyler de ekleyebiliriz. Bunlarla ilgili aşamalarımızı daha sonra yapacağız. Daha sonra tekrar aşağı doğru iniyorum. Core.ts'nin altında bir tane root.ts olduğunu söylüyor. Şimdi Next.js'de API yazarken zaten API'nin için oluşturduğumuz klasörün içine burada yapmış olduğumuz gibi page.tsx yerine server tarafında da root.ts oluştururuz zaten. Uploading yine için aynı şekilde geliyorum ve bu arkadaşı buraya yapıştırıyorum. Ve diyorum ki ben burada aslında ben bu dosya bu core.ts'nin içinde ben bu dosyayla işlem yapıyorum arkadaşım diyorum. Ben her ihtimale karşılık şunu sileceğim. Tekrar bunu yeniden yükleyeceğim. Çünkü zaman zaman buradaki bu ifadeler buradan kopyala yapıştır yaptığımızda bazen ufak tefek sorunlar çıkartabiliyor. O yüzden kendimiz bunları düzeltmemiz daha doğru olacaktır. Ve ben buraya bir de ekstradan action tip diye bir tip tanımlayacağım. Ve buraya diyeceğim ki upload yazacağım. Buna ihtiyacımız olabilir. Biz bunu şimdiden yazalım. Diğer dokümantasyondan bulmuştum bunu. Daha sonra diyor ki Tailwind CSS kullanıyorsan diyor bunu yapacaksın, kullanmıyorsan bunu yapacaksın diyor. Biz Tailwind CSS kullandığımız için Tailwind config dosyasında birkaç tane ayar yapmamız gerekiyor. Bu ayarları geliyoruz şöyle yapıyoruz, bakın burada without, bunu aynı şekilde gelip kopyalıyorum. Bu arada npm run dev diyelim bir yandan projemiz çalışsın ki Tailwind CSS ile ilgili bir hata alırsak zamanında görelim ve düzeltelim. Bunu aynı şekilde gelip buraya yazıyorum. Daha sonra benim en aşağıda bunu export default config diyorum ya, burada bu sefer diyeceğim ki without config diyeceğim ve bunu bu şekilde kullanacağım. Buradaki anlatımı birazcık farklı, görmüş olduğunuz gibi diyor ki export default without diyor. Biz normalde buradaki export etmediğimiz için biz ne yapıyoruz? En aşağıda bunu ekleyerek yapıyoruz. Daha sonra diyor ki src utilities uploading ts diye bir dosya oluştur diyor. Hemen tekrar geliyorum lib dosyamın içine, yine aynı şekilde. Neymiş dosyamızın ismi? uploading.ts. Aynı şekilde gelelim. Buraya bunu yazalım. Ve burada yazanın aynı şekilde bunu gelip kopyalayacağım. Bakın şurada şu ifade bana sıkıntı çıkartabiliyor arkadaşlar. Bunu o yüzden dolayı silin. Tekrar yeniden buraya Ctrl Space ile yeniden ekleyin. Bakın bu şekilde ekledi. O ifade bize problem çıkartacaktır. Buna muhakkak dikkat edelim. Onun dışında ben bu arkadaşın içini birazcık daha genişletmek istiyorum açıkçası. O yüzden dolayı ben burada kullanacağım birkaç tane, yani bakın buraya Ctrl Space yapın. Generate yazın. Helpers uploader var, bir de generate tekrar yazın. Helpers diye iki tane seçenek var. Ben bunları da büyük bir ihtimal kullanacağım. Şunu kesin kullanacağım. Resim yükleme alanımda bunu da belki kullanabilirim. Biz yine de şimdi burada tanımlamış olalım. Upload buton, upload drop zone ve aynı şekilde benim bu arkadaşlar için de birer daha değişken tanımlamam lazım. Ve bu değişkenleri de ben şu şekilde tanımlayacağım yine aynı şekilde. Evet, hizalı olsun. Heh. Burada iki tane şey var çünkü bunun ikisini de kullanmamız gerekecek. O yüzden dolayı bu şekilde bunları da ne yapalım, tanımlayalım.
Onun dışında bunu da kaydettikten sonra başka bir ayara şu an için ihtiyacımız yok gibi. Bize örnek olarak bir tane page.tsx sayfası vermiş. Biz katalog üzerinde çalışacağız zaten. O yüzden dolayı tekrar gelelim, burada katalog sayfamızı bulalım ve onun üzerinde çalışalım ve daha sonra burada zaten tasarımı değiştireceğiz. Hemen şöyle geleyim, yapıştırayım. Ops, fazla şey oldu galiba. Nerede? Main. Evet, şunun ikisini şöyle aynı şekilde divin içine yazalım. Daha sonra sileceğiz zaten bunu. Diyor ki use silent'ta çalışıyorum ben diyor. Upload butonunu da eklemen gerekiyor diyor. Şuradaki gibi yine aynı şekilde kopyala yapıştır yapmayalım. Şuradaki ifade bize problem çıkartabilir. Ctrl Space ise yine aynı şekilde bakın ne diyor? Utility'nin içindeki upload diyor. Yani bizim o zaman hangisi? Şu olması gerekiyor. Lib'in içindeki. Bunu ne yapıyorum? Aynı şekilde gelip bekliyorum. Tekrar gelelim katalog sayfamıza. Bakın şöyle bir tane sayfamız geldi. Buna tıklıyorum ve bir resim ekliyorum. Resmi eklediğim zaman bakalım post işlemi diyor. Bakın complete diyor. Bekliyoruz hala. Diyor ki upload completed. Yani bize core.ts'nin içinde nerede? Buradakinin aynı mesajı ne yaptı? Verdi. Ee, Daha doğrusu pardon. Şöyle bakalım. Burada aynı işlemi verdi. Özür dilerim. Yanlış söyledim ama konsola da aynı şekilde şey yazmıştır. Şöyle bakalım hatta buraya. Evet, nerede? Bakın fake user ID diyor. Successful simulated diyor. Bunu da bir yerde yazıyor olması lazım mı? Problem değil. Zaten biz normalde şöyle yapacağız. Bunu bir yerde görsek şöyle sağ, evet tamam diyeyim ben şöyle. İncelediğim konsol burada mı göreceğiz? Burada dosyayı gösterdi. Evet, burada bir yerde yazıyor olması gerekiyor. Özellikle göstermek istiyorum ki bakalım API Dev is running. Bakın uploaded completed for user ID ve fake ID. Tam olarak burayı aynı şekilde yazdı. Şu anda aynı göremedim tabi. Bunu aynı şekilde yazdı. Bunu neden bu şekilde özellikle gösteriyorum? Bakın file URL yine aynı şekilde geldi, burada yazdı. Neden bunu özellikle gösteriyorum? Çünkü ben burada veri tabanında kayıt işlemi de yapacağım. O yüzden dolayı mantığını anlatabilmek için burayı yine özellikle size göstermek istedim. Ben buraya şu an resim eklediğim zaman uploading de benim bu şeye geldiğim zaman bu app'ime geldiğim zaman burada, çünkü benim birden fazla app'im var. Bu app'ime geldiğim zaman ve üzerine tıkladığım zaman bakın resmimi de aynı şekilde görebiliyorum. Şimdi benim için önemli noktalardan bir tanesi bu resmin URL'i. Benim bu resmin URL'ini de aynı şekilde buradaki next config dosyamda tanımlamam gerekiyor. Çünkü ben bu resmi çektiğim zaman arkadaşım sen dışarıdan resim çekiyorsun. Sen hayırdır bu resim güvenli mi diye bana problem oluyor bu arkadaş. Bunun içine tekrar geliyorum. O yüzden dolayı hemen bunun içine de aynı şekilde şu arkadaşı yapıştırıyorum. Ve burada tam olarak domainimizi söylüyoruz. Resim yükleme ayarlarımız da şu an bu şekilde. Artık biz buradaki core.ts'de birazcık validation işlemi yaparak da veri tabanımızla kayıt edeceğiz ve kayıttan sonra da ne yapacağız? Kullanıcıyı başka bir sayfaya yönlendireceğiz. Bunun için tasarımı tabii ki ben bu şekilde bırakmak istemiyorum. Tasarımı birazcık vesaire değiştireceğiz. E, Hatta duruma göre step 1, step 2, step 3, step 4 gibi durumlar yapabiliriz. Şimdi ben bir de aynı zamanda şunu düşünüyorum. Şu şekilde yapacağım. Normalde Printify sitesine geldiğimizde ilk başta ürünü seçeriz. Ürünü seçtikten sonra resmi yaparız. Biz tam olarak tersini yapacağız. Önce resmi yükleyeceğiz. Resmi yükledikten sonra telefon mu, şey mi, bardak mı ya da tişört mü? Ondan sonra seçeceğiz. O şekilde adımlarımızı yapacağız. Çünkü bu şekilde yapmak daha mantıklı olacaktır bizim projemiz için. Bu şekilde adımlarımıza devam edeceğiz. Evet, şimdi ben buradaki bu arkadaşı bu şekilde kullanmak istemiyorum. Ben buraya bir sürükle bırak alanı yapmak istiyorum ve aynı zamanda burada resmimi yüklediğim zaman, birden fazla da resmim varsa yüklediğim zaman bunları bir şekilde veri tabanına kaydetmek istiyorum. Şimdi peki bunları nasıl yapacağız? Birlikte şimdi bunlara bakalım. Şimdi öncelikle ben burada bir sürükle buton, sürükle bırak yöntemi yapabilmem için benim burada drop zone diye bir şey var. Onu kullanmam gerekiyor ve API'ımda birazcık güncelleme yapmam gerekiyor. Şimdi ben resimlerimi yüklediğim zaman şöyle tekrar gelip bir bakalım şemamıza. Nerede şemam? Ee, Şemamızda şöyle bakacak olursak bizim normalde burada sadece image URL diye bir alanımız var. Ben şimdi ama resminin aynı zamanda boyutlarını vesaire de almak istiyorum. Bu yüzden dolayı buraya width ve height diye iki tane değer ekleyerek gideceğim. Ve bunları yazdıktan sonra benim yine aynı şekilde npx prisma generate yazıp
Daha sonra da npx Prisma db push demem gerekiyor. Şimdi zaman zaman npx prisma db push dediğinizde hata alabilirsiniz. Generate dediğinizde hata alabilirsiniz. Eğer ki bir hata aldıysanız çok fazla güncellemeden dolayı yapacağınız şey node modülünün içindeki şu dosyayı silip tekrar generate deyip tekrar db push demek. Ben de şu an videoyu bir ikinci defa çektiğim için hata alacağım için o yüzden dolayı öyle yaptım. Yani bilginiz olsun sadece. Tekrar şöyle cls diyorum. Yine veri tabanımız zaten her şeyle aynı. Değişen bir şey yok. Şimdi şöyle yapacağız. Hemen bizim normalde burada bir tane core.ts dosyamız var. Bizim bu core.ts dosyasında birazcık güncelleme yapmamız gerekiyor. Şimdi ben normalde buradan bir yükleme işlemi gerçekleştirdiğim zaman direkt bana veri tabanına kayıt etmesi gerekiyor. Ve veri tabanına kaydettikten sonra ben diğer işlemlerimi update ederek devam etmem gerekiyor. Şimdi bunu nasıl yapacağız? Şu şekilde yapacağız. Öncelikle benim buradaki core.ts'de Zot'la bir değer kontrol etmem gerekiyor. Ve bir de Sharp diye bir kütüphaneye ihtiyacım olacak çünkü ben resmimin width ve height değerlerini almak istiyorum. Bunun için de npm install Sharp diyerek bu arkadaşı yüklememiz de gerekiyor. Daha sonra bizim burada eklemiş olduğumuz bu Zot'la birlikte input'ta bir değer var mı yok mu benim öncelikle bunu kontrol etmem gerekiyor. Diyeceğim ki z object tekrar parantez üstü parantez benim artık kontrol etmek için kullanacağım şeyin ismi config id. Bu var mı yok mu diye kontrol edeceğim. Z string daha sonra nokta optional diyeceğim. Ve tekrar parantezde bunu bu şekilde yazacağım. Daha sonra middleword'ümüz vesaire yine hemen hemen aynı ama bu sefer request'te bir işimiz yok. Bizim input'ta işimiz var. Çünkü bizim bu config id neyin içinde? Metadatanın içindeki input'un içinde ve benim de o yüzden return olarak burada input'u döndürmem lazım. Buraya ne yapıyorum? Diyorum ki arkadaşım artık sen burada bana input'u dönder diyor. Daha sonra ben burada diğer işlemlerimi yaparak devam edeceğim. Diyeceğim ki arkadaşım bir config id varmış metadatanın içindeki input'ta. Diyorum ki metadatanın içindeki input'ta şeyi al. Daha sonra yani response eden benim file'ımın URL'ini almam gerekiyor. O yüzden dolayı gelip bunu yazacağım. Daha sonra bunu yazdıktan sonra ben resmimin boyutlarını vesaire almak istiyorum. Bu res'i kullanarak yine aynı şekilde buffer'la array buffer kullanarak bunun aynı şekilde e, width ve height almak için bunu yazacağım. Sonra diyeceğim ki arkadaşım const image data diyeceğim. Await eklemiş olduğumuz şartla birlikte buffer metadata diyeceğim. Ve bu metadata ile birlikte şöyle göstermem gerekirse const üstü parantez eşittir img metadata. Bakın bunun için artık geldiğimiz zaman height ve width değerlerinin olduğunu görebiliyoruz. Bize de zaten lazım olan bu iki arkadaş bunları yazıyor. Şimdi benim artık şunu düşünmem gerekiyor. Ben şemama bakacak olursam burada bir tane cropped image URL diye bir tane alanımız var. Bir tane de image URL diye bir alanımız var. Eğer ki hiçbir veri kaydolmamışsa yani hiçbir giriş olmamışsa bana o zaman ne yapacak? Image URL'e kaydedecek. Ama güncelleme işlemi varsa da bana buraya kaydetmesini istiyorum. Bu yüzden dolayı benim burada bunu da ayarlamam lazım. Hemen diyeceğim ki if config id üstü parantez ya da eğer ki varsa o zaman da bana burada bunu yap diyeceğim. Burada hemen gelip diyeceğim ki configurations configuration diyelim. Evet. Await prisma db nokta configuration nokta create yani oluşturacağız. Ve burada diyeceğim ki arkadaşım bir data gönderiyorum sana. Bunun içinde bir image URL evet yazabilirsem belki image URL var. Bu da file'in içindeki URL virgül height değeri yukarıda bizim tanımlamış olduğumuz height bir hata olur alamazsan da değerini sen 500 yap. Bit için de yine aynı şekilde söyleyeceğiz ve bunları da bu şekilde yapacağız. Tamam. Başka daha sonra ben bunu tabii ki bir return etmem gerekiyor. Benim burada return etmem gereken şey ne? Config id'yi. Peki config id'yi nasıl alacağız? Configurations'ın id'si bizim config id'miz olacak.
Tekrar bir de bunu aynı şekilde upload için yapmamız gerekiyor. Şöyle gelelim ve burada diyelim ki ismine const update configurations. Burada da create değil update diyeceğiz. İçini de bu sefer birazcık değiştireceğiz. Hemen diyeceğim ki şöyle var id'si config id diyeceğim. Burada bunu kontrol edeceğiz. Ve daha sonra güncellemen gereken alanda datanın içindeki cropped image URL'in içindeki file.url diyeceğiz. Ve bu arkadaşı da şurada şöyle yazarak düzenleyeceğiz. Buraya kadar işlemlerimiz tamam. Şimdi gelelim artık burada diğer işlemlerimizi yapmaya. Şimdi ben burada öncelikle işlem yaparken şunu yüklemek istiyorum. Progress yüklemek istiyorum. Progress'i neden yüklüyoruz? Çünkü ben yükleniyormuş efekti vermek istiyorum böyle. O yüzden dolayı buna ihtiyacım olacak. Şuna yes diyeyim. Daha önce yüklemişim sanırım. Yeniden bir daha yüklemediyseniz yükleyelim en azından. Onun dışında benim burada sürükle bırak yöntemi kullanmak istiyorum. O yüzden dolayı benim burada bir iki tane şey tanımlamam gerekiyor. Şöyle yapalım. Şunun ismini katalog page diye bunu da düzelteyim bu arada. Tamam. Evet, şunun içini şöyle temizleyeyim ve teker teker doldurmaya başlayalım. Şöyle, şunu da şöyle yapalım. Tamam. Şimdi benim bu katalog page'imde öncelikle işlem başarılı ya da başarısız olma durumlarım olabilir. O yüzden dolayı tost kullanacağım. Onun dışında sürükle bırak yöntemi kullanacağım için şu şekilde bir state'e ihtiyacım var. Durumlarımı kontrol edeceğim. Daha sonra upload işlemi için yani yükleniyormuş işlemi yapabilmem için yine şu şekilde bir state'e ihtiyacım olacak. İşlemin başarılı bir şekilde olduğu zaman da benim yönlendirme yapabilmem için de buna ihtiyacım var. Ve durumlarımı yine kontrol için de translation'a ihtiyacım var. Daha sonra başka neye ihtiyacım var? Şimdi benim kullanacağım diğer bir şeyin ismi React Drop Zone. Bunu öncelikle yüklemem gerekiyor. Hemen şöyle tekrar geliyorum. npm install React Drop Zone diyerek bunu yükleyeceğim. Ve bu arkadaşın şu şekilde bir kütüphanesi var. Bunlara ihtiyacım var. Bunları da yazmak zorundayım. Bu arkadaşlar ne işime yarıyor? Şimdi bu arkadaş benim özellikle şu işime yarayacak. Eğer ki gönderilen değerde yani şu benim göndereceğim değerler resim değerleri olmalı. Yani JPEG olmalı, PNG olmalı. Eğer ki bu göndereceğim değerlerin dışında bir şey olduysa bu file rejection ile birlikte benim resmi aynı zamanda reddetmem lazım. Drop zone'la da zaten yükleme işlemini yapacağız. O yüzden dolayı bize lazım. Hemen buraya tekrar geliyorum. Diyeceğim ki div class name relative daha sonra h 500 piksellik bir alan istiyorum ben. Şöyle yazalım. Daha sonra işte şöyle yapalım biz buraya. Bunu hiç şöyle yapayım öncelikle. Ben buraya bir container yazayım. Daha sonra bir de mx auto yazalım biz buraya. Evet. Sonra şimdi ben şunu da istiyorum aynı zamanda. Eğer ki durum is drag over'sa yani eğer ki üzerine gelmişse yani resmi sürüklemişsem ben burada bir stil değişmesini de istiyorum. O yüzden dolayı ben buraya yeniden bir tane şu şekilde bir div yazacağım. Uzun uzun class'ları yazmakla uğraşmayacağım ama göstereceğim tabii ki yine. Şu div'i şuradan şöyle bir kapatayım öncelikle tekrar. Evet bakalım. Evet şunu da şuradan şöyle yapalım. Tamam. Şimdi diyeceğim ki relatif h full demişiz. Bunu şöyle bir değiştireyim. 500 piksel diyelim buna. Flex 1 m'ye 16 işte şu şekilde bir şeyler tanımlayacağım. Tanımlamış olduğum bu şeylerle birlikte ringler var mesela. İşte çevresinde işte şeyler versin. Çevresindeki borderları vesaire değiştirsin diye. Sonuçta ben burada bir drop zone yani bir input işlemi kullanacağım. O yüzden dolayı ne yapıyorum? Buna göre bir tasarım söylüyorum ve Boolean'ın işte bu şekilde olması gerektiğini vesaire söylüyorum. Eğer ki durum is drag over'sa yani eğer ki resmimi üzerine doğru sürüklemişsem bana o zaman bu şekilde bir yapı sağla diyorum. Daha sonra tekrar yine aynı şekilde bu arkadaşın içine geleceğim. Evet şöyle kontrol 9 hizalayalım. Şurayı olmazsa birazcık daha büyüteyim. Tamam. Tekrar geleceğim. Diyeceğim ki burada arkadaşım şöyle bir tane daha divim var ve bunun içinde tasarımı yapmaya çalışacağım. Şimdi bunun içinde tasarımı yaparken dediğim gibi kullanacağım şey drop zone olacak. Bu drop zone'u kullanırken de bazı şeyleri eklememiz gerekiyor bunun içine. Şimdi öncelikle bu arkadaşın düzgün bir şekilde çalışabilmesi için bu arkadaşa şu şekilde bir children yazmamız gerekiyor. Aç kapatını yapayım şöyle aynı şekilde. Ne yazacaksak bunun içine aynı şekilde yazacağız ve süslü parantezini de şöyle kapatalım. Evet bunun içine
ne yazacaksak bunun için aynı şekilde yazmamız gerekiyor. Evet, şöyle yazalım bakalım. Bir hata alacağız mı? Evet, yine hata aldık. CN kütüphanesini yüklememişiz. Bunu yükleyelim önce. Evet, şu an görmüş olduğumuz gibi bir hatamız yok. Şöyle bir karemiz var. Şimdi bu karemizin içinde bizim birden fazla şartımız olacak. Diyeceğiz ki arkadaşım, eğer ki üzerine doğru sürüklenmişse bir şey, o zaman bana, yani drag over true'ysa, o zaman bana şu işlemi yap demem gerekiyor. Bunun için şöyle yapalım hemen. Öncelikle buraya tekrar geleyim. Bu arkadaşın içinde şu div'i şu şekilde değiştireyim. Diyelim ki bu şekilde çalışsın. Ve sonra buraya yazacağım şey input olacak bir tane. Yine değerlere aynı şekilde erişebilmem için. Yani ben bunun ikisiyle ne yapıyorum? Değerleri erişebiliyorum. Yani bunları dropdown istiyor benden. Div'e bunu yazacaksın. Arkadaşım input'a da bunu yazacaksın diyor. O yüzden dolayı biz bunları aynı şekilde yazıyoruz. Şimdi ben diyeceğim ki eğer ki durum is drag over'sa, yani sürükleme işlemi varsa, o zaman sen bana arkadaşım şunu getireceksin, yani şurada şu ikonu getireceksin, şunu yapacaksın diyeceğiz. Ben daha önceden bununla ilgili bir iki tane ikon vesaire hazırladım. Direkt kopyala yapıştır yapacağım ve üzerinden yine anlatacağım. Şöyle direkt aynı şekilde gelip yapıştıralım. Tamam. Eğer ki durum is drag over'sa, mouse bilmem şu ikonu bana getir diyeceğim ve bunu yapsın. Eğer ki yükleniyorsa işlem, o zaman loader, yani bir resim yükleme işlemi varsa, biz buraya birazdan şey de ekleyeceğiz. Progress de ekleyeceğiz. Şimdi eğer ki progress işlemi yapıyorsa, yani bir yükleme işlemi yapıyorsa, bana bir loader dön dersin burada. Animate speed ile birlikte zaten özellikle bunu yazdık class name'le. Dön dersin yükleniyormuş ifadesi bana versin istiyorum. Ama hiçbir şey yoksa bana o zaman sadece boş bir tane resim göndersin isteyeceğim. Is uploading'i hiçbir yerde tanımadı. Bu is uploading'i neden hiçbir yerde tanımlamadı? Çünkü benim bu yapmış olduğum bu işlemleri aynı zamanda ya başlatma ile ilgili bir şeyler yazmam gerekiyor. Yani biz buraya direkt geldik, drop zone dedik, bunu söyledik ama is uploading ile ilgili herhangi bir şey söylemedik. Yani başlatıyor ile ilgili herhangi bir şey söylemedik. Bunun için şöyle yapmamız gerekiyor. Şuraya tekrar yukarı çıkıyorum. Bu use translation'ı zaten o yüzden dolayı kullanıyoruz. Durum eğer ki start translation'a geçtiyse, eğer ki işlem başarılı bir şekilde olduysa, hop şu sayfaya yönlendir diyeceğiz, çünkü o yüzden dolayı. Hemen şurada şöyle bir tanımlama yapalım. Diyelim ki arkadaşım const, daha sonra start upload diyelim ve virgül aşağıda yazmış olduğumuz gibi is uploading değerini buraya yazalım. Ve diyelim ki yine use uploading kütüphanesine ekleyerek şöyle image uploader'ı kullandığımı söyleyeceğim. Süslü parantez ekleyeceğim ve bunun için de yapmak istediklerimi söyleyeceğim. Şimdi benim mantıken yine kontrol etmem gereken işlem ne olacak? On silent complete, bunu yazalım. Şöyle parantez içinde data. Biz yine bu datanın içinde neyi kontrol edeceğiz? Configuration ID. Yani config ID kontrol edeceğiz. Pardon. Config ID eşittir datadan gelen data server datanın içindeki config ID'yi kontrol edeceğiz biz yine. Ve eğer ki bu varsa o zaman işlemi başlat arkadaşım ve bizi router nokta push nereye yönlendirsin? Şu an biz katalog sayfasındayız. Katalog sayfasından tekrar şöyle açalım. Diyelim ki direkt config ID'ye yönlendirirsin ve biz bunu daha sonra Slack'la birlikte okuruz zaten. Evet, şu an buraya bu arkadaş geldi. Şimdi aynı zamanda ben şunu da yapmak istiyorum. Progress işlemimin benim başarılı bir şekilde olabilmesi için yine bizim burada start upload ve is uploading diye zaten iki tane değerimiz var. O zaman benim burada yine aynı şekilde upload progress'i kullanmam gerekiyor. Ben şöyle yapacağım bu sefer burada. Diyeceğim ki on upload progress, bakın şu özellik. Bunun içine de bir tane p diye bir değer atacağım. Ve diyeceğim ki arkadaşım sen bunun içindeki p değerine göre benim set upload progress'imi de set et ki ben de bunu kullanıcıya rahat bir şekilde tasarımla birlikte gösterebileyim diyeceğiz. Buraya kadar tamam. Şimdi yapacağımız şey artık burada yine şuradaki şartlar gibi aynı şekilde şartlar oluşturup tasarım yapmak. Bunun için tekrar nerede yapalım? Burada div şuradan devam edeceğiz içinde. Tekrar yeniden bir tane daha div açalım.
Ve diyelim ki şu şekilde div. Evet, şöyle hizalayayım bunları. Evet. Şimdi ben burada diyeceğim ki arkadaşım durumum is uploading ise yine aynı şekilde bana şu tasarımı yap diyeceğim. Ama değilse de yine durum is pending ise de şöyle yapalım. Is pending ise de neden gelmedin? Evet, is uploading tamam. Tekrar geldim buraya. Is pending. Evet, bir harf karmaşası oldu sanırım. Şuraya tekrar sileyim, yeniden yazalım. Diyelim ki is uploading ise durum bu. Şöyle. Değilse is pending ise şey vermediğimiz için gelmiyor. Tamam. Şöyle yapalım. Bunun için tekrar geleyim. Bir tane div aç kapat yapalım. Bundan dolayı bize problem yaratıyor. Gelmiyor değerler. Tekrar buraya iki nokta atalım. Diyelim ki is pending ise yine aynı şekilde tekrar parantez. Şöyle soru işareti. Tekrar yine de bunun için bir tane daha div yazalım. Bununla ilgili yine bir durum yazacağız. Bunu söyleyelim. Onun dışında durum is drag over'sa şöyle bir şuradan bir tane daha kopyalasak desek ki is drag over'sa o zaman bana bunu yap. Evet, bunları bu şekilde söyleyelim. Başka atladığımız bir şey yok sanırım. Evet, kaydettiğimiz zaman bir hata alıyor muyuz? Alıyoruz. Is drag over. Bir de şey söylememiz gerekiyor gerçi. Her durumda bu durumlardan hiçbirine değilse o zaman da bana şunu yap dememiz gerekiyor. Tamam. Şimdi bunları teker teker dolduralım. Şimdi ben burada öncelikle durumum eğer ki is uploading ise şu şekilde bir tane div yazalım. Evet, şöyle. Ve diyelim ki p uploading yazsın. Evet. Bak, ve daha sonra bunun içinde progress kullanacağımı söylemiştim. Progress, evet, component UI bunu kullanacağız ve bu arkadaşın value değerine bizim yukarıda tanımlamış olduğumuz upload progress'i vereceğiz. Zaten set etmiştik. Hemen bu arkadaşa bir class name verelim. Şöyle yukarıdan aşağı kabataslak bir boşluk verelim. mt4 diyelim. 2 belki az olabilir. Daha sonra bir v44 diyelim. Mesela h2 diyelim. Background'unda gray 400 olsun diyelim. Bu şekilde olacak. Eğer ki bekleniyorsa yani bir şey olacaksa burada tekrar gelelim buraya. Tekrar şöyle yapalım. Diyelim ki bir class name flex call item center ve burada desin ki evet, yönlendirme için bekleniyor desin. Bu da tamam. Yükleme işlemi için yine aynı şekilde drag over için de tekrar yeniden şu arkadaştan şöyle bir tane daha kopyalayalım. Evet, buraya da tekrar gelip diyelim ki p ne desin? Drop file desin. Tamam, bu şekilde olsun. Başka eğer ki hiçbir şey olmayacaksa da buraya resim sürüklemesi gerektiğiyle ilgili bir şeyler yazmam gerekiyor. Tekrar gelelim buraya. Diyelim ki click to upload işte or drag and drop diyelim. Evet, şöyle bir yazımız vesaire bir şeyimiz oldu. Buraya kadar tamam. Şimdi ekstradan bir de şunu yapalım. Şimdi eğer ki durum is pending ise bu yazılar dışında eğer ki durum is pending ise ve aynı zamanda değer nullsa o zaman bana da yüklenmesi gereken değerleri söylemesi gerekiyor bir de. Onu da yine şurada, evet, şuraya yazabiliriz sanırım. Tekrar yazabiliyoruz mu yoksa hata mı alırız? Bakalım bir saniye. Divin içinde olmamız gerekiyor ya şey olarak, yani şunun içinde. Şu divin içinde olalım. Bakalım neresi? Burada bitiyor. Tamam, şuraya yazalım o zaman. Diyelim ki tekrar süslü parantez is uploading ise ve null'sa o zaman arkadaşım sen bana şunu de png jpeg jpeg şöyle yazalım.
Evet, bunları da bu şekilde söyleyeceğiz. Başka, şurada sanki bir parantez hatamız oldu gibi. Şöyle mi yapacağız? Tamam. Ee, evet, şimdi buraya kadar işlemlerimiz tamam. Şimdi ben buraya sürükle bırak bir şey yaptığım zaman şöyle bir tane sekme açayım mesela. Evet, sürükle bırak için herhangi bir şey çalışmıyor. Neden? Çünkü biz burada bunlarla ilgili herhangi bir şey yazmadık. Şimdi biz buraya geldik, dedik ki drop zone dedik ama drop zone ile ilgili hiçbir ayar yapmadık. Şimdi bu drop zone'un bir de ayarları var. Buraya tekrar gelip diyeceğiz ki arkadaşım, senin kabul edebileceğin bazı şeyler olması gerekiyor. Dosyalar olması gerekiyor. Onlar bunlar diyeceğiz. Tekrar geleceğiz, burada diyeceğiz ki on drag enter ve leave'i de kullanacağım ama benim bir de önemli olarak bu, yani kabul edilecek dosya için ve yine aynı şekilde reddedilecek dosya için bu iki tane daha fonksiyon yazmam gerekiyor. Ve aynı zamanda benim şunu da söylemem gerekiyor. On drag enter, yani diyeceğim ki arkadaşım, set is drag over true. Aynı şekilde ben bunu reddedeceğim zaman da false yapacağım ki ben burada işte şu drag'la birlikte yapmış olduğum stili vesaire burada gösterebileyim. Bunun için de on drag leave. Evet, şu arkadaşı buraya yazacağız. Şimdi gelelim bu arkadaşlar için aynı şekilde fonksiyonlar yazmaya. Bunun için diyeceğim ki arkadaşım, şöyle direkt kopyalayayım, diyeceğim ki on drop upset, eğer ki işte kabul edilen dosyalarsa bunların config id'sini undefined olarak şey yap ve türünü false olarak yaz diyeceğiz ve bu arkadaşı buraya yazacağız. Aynı şekilde bir de kabul edilmeyen dosyalar için de aynısını yapmam gerekiyor. Bunun için zaten şuraya kütüphanesi eklemiştim ve aynı zamanda TOS'ta da hata mesajı yazdırmak istiyorum ve bunu da aynı şekilde böyle yazacağım. Şunu da aynı şekilde geliyorum, buraya kopyalıyorum. Evet. Şöyle bakalım ne oldu ne bitti. Bir sayfamı yenileyim, bir hata vesaire bir şey yok sanırım. Tamam. Şimdi şöyle tekrar gelelim. Şöyle bakın, sürüklediğim zaman görmüş olduğunuz gibi tasarım değişiyor. Şimdi aynı şekilde gelip resim yükleyelim. Uploading diyor, bakalım resmi yüklemeye çalışıyor. Şöyle yapacağım, özellikle not bölümüne geleceğim. Bakalım. Uploading dev is not running diyor. Bakalım yükleyecek mi resmi diyecek. Evet, işlem başarılı. Katalog bilmem şuraya bizi yönlendirdi. Peki veri tabanımıza yazdı mı? Büyük bir ihtimal yazdı. Şimdi onu da kontrol edeceğiz. Onun dışında kabul edilemeyen bir dosya yükleyelim. Şöyle, benim diğer şeyler için sanırım video dosyam varmış. Evet, diyor ki arkadaşım, diyor video dosyası yani şey yükleyemezsin diyor. Sadece bunlar olması gerekiyor diyor. Başka test ettiğimiz bir şey kaldı mı? Kalmadı sanırım. Evet, sürükle bırakma metoduyla burayı da aynı şekilde çalıştırmayı başardık. Şimdi hemen şöyle yapalım. NPX Prisma Studio diyelim. Evet, configurations'ımı bekliyorum. Evet, görmüş olduğumuz gibi işlemimiz de başarılı bir şekilde yapılmış. 940'a 768'miş resmimin boyutu. Herhalde öyledir. Çok da emin değilim. Sanırım şunu yüklemiştim. Daha fazla özellikler, hemen bakalım. Evet, buymuş. Bu resmimizin boyutu vesaire aynı şekilde ekliyor. Başka görmüş olduğumuz gibi herhangi bir şey yok. Şimdi bir de şeyi deneyelim bakalım. Çift resim eklersek bakalım ne olacak. Şöyle sürükle bırakın. Bak, bu sefer şöyle sayfamı tekrar yapalım. Bak, tek yüklüyor, çift yüklemiyor. Neden? Çünkü ee, config ID input şey vesaire kullandık ya, o yüzden dolayı çift yüklemekte de sıkıntı yaratmıyor. Çift yüklemek için sanırım başka bir ayar yapmamız gerekiyor ama zaten bizim bir tane resmi almamız gerekiyor. O çift yükleme zaten olmaması gerekiyor. Burada sadece seçebiliyorum, en azından çift seçip aynı şekilde atabiliyorum. O yüzden dolayı bunu da görmüş olduk. Evet, bunu da başarılı bir şekilde yaptığımıza göre artık buradan sonra yapacağımız şey, herhangi bir resmi yükledikten sonra gideceğimiz sayfada ID'miz de olduğuna göre orada bir tasarım yapacağız ve diyeceğiz ki arkadaşım, tişört mü, kupa mı, işte telefon mu, onlardan birini seçeceğiz ve ona göre bir sayfa açıp tasarımımızı ona göre devam ettireceğiz.
Evet, şimdi ben projeme birazcık resim ekledim ve bu resimleri kullanacağım. Şu şekilde product'larımın resimleri olacak. Yani şimdi normalde ben burada herhangi bir resim yüklediğim zaman beni bir sayfaya yönlendiriyor. Hemen şöyle tekrar yapalım, yükleyelim. Ve adımlarımızı ona göre tekrar yaparak devam edelim. Şimdi bizi normalde katalog ve bir tane config ID'nin olduğu sayfaya yönlendiriyor ve ben oradan da neye işlem yapmak istiyorsam onları seçeceğim. O yüzden dolayı da bu şekilde 3 tane resim ayarladım ve bunları kullanacağım. Şimdi ben buradaki bu arkadaşa erişebilmek için hemen buraya tekrar geleceğim. Katalog klasörümün içine yeniden bir tane folder oluşturacağım ve folder'ımın ismine diyeceğim ki köşeli parantezlerle config id diyeceğim. Daha sonra tekrar yeniden geleceğim, içine bir tane page.ts x yazacağım. Rafc diyeceğim ve diyeceğim ki config page diyelim. Şimdi tekrar yeniden gelip baktığımızda görmüş olduğumuz gibi ID ile sayfamız tamam. Şimdi hemen bu arkadaşın içindeki değerlere erişebilmek için bir tane interface yazarak başlayalım. Ve diyelim ki interface config page props diyelim. Üstü parantez ve tekrar burada bir parametre ve buradaki klasörümüzün ismi neyse aynısını yazmamız gerekiyor. Çünkü ben bu arkadaşa klasör ismiyle erişebiliyorum. Tekrar yeniden buraya geldim ve burada diyeceğim ki şöyle. Evet. Şimdi ben buradan sonra da aynı şekilde link sayfayı yönlendirmek istiyorum bu arada. Öncelikle şu değere nasıl erişeceğiz ona bakalım. Params.config id diyelim ve görmüş olduğumuz gibi buradaki config id'ye eriştik. Şimdi ben buradan sonra şunu istiyorum. Buradan bir slash işareti ekleyeyim. Slash'tan sonra işte tişört yazsın, mag yazsın. Sonra işte case yazsın. Yani telefonla ilgili bir bölüme geçsin istiyorum. O yüzden dolayı tekrar config id'nin içine yeniden geleceğim. Ve bir tane daha köşeli parantezle yeni bir klasör daha oluşturacağım. Ve bu klasörün ismine de diyeceğim ki product diyelim mesela. Tekrar yeniden içine geliyorum. Bir tane page.tsx diyeceğim. Rafc diyeceğim. Ve diyeceğim ki product page. Evet. Sonra yine aynı şekilde buradaki bu arkadaştan benzer şekilde ihtiyacım var. Yine aynı şekilde gelip kopyalayalım. Diyelim ki product page props ismi. Şimdi ben bu sayfadayken yine aynı şekilde config id'ye erişmek istiyorum. Bir de aynı şekilde product'a erişmek istiyorum ve buna da aynı şekilde string diyeceğim. Tekrar yeniden buraya geldiğim zaman üstü parantez product page props ve parametrelerimi yine buraya ekleyecek olursam ve tekrar gelip burada params nokta config id şöyle deneme amaçlı br atalım bir tane. Tekrar yine aynı şekilde params nokta product diyerek aynı şekilde ben buraya herhangi bir şey yazdığım zaman bu değere de erişebiliyorum. Yani benim burada artık tişört yazabilir, mag yazabilir. Ne yapacağım? Ben bunlara göre artık e, sayfamı yönlendirme işlemini yapacağım ve burada da diğer işlemlerimi yaparak devam edeceğim. Şimdi hemen bu sayfalarımızın teker teker ayarlamalarını yaparak devam edelim. Şimdi bizim normalde şu page.tsx'e bir tasarım yapalım. Yine sayfamızın, evet, şu arkadaşı şuradan şöyle silelim. Şimdi sayfamızın tam ortasında yine bir tasarım olsun ve bizim buradaki product'taki resimlerimiz gözüksün. Şimdi ben bunun için hemen şöyle tekrar geleceğim. Benim buradaki şu konstansıma birazcık veri eklemesi yapacağım. Şu şekilde daha önceden hazırlamıştım. Hemen yine aynı şekilde gelip buraya yazalım. Diyeceğim ki product'larım var benim. İşte product'ın içindeki bir .jpeg ismi title, href, font. Aynı şekilde tişört, mag, bunları ne yapacağım? Bu şekilde kullanacağım. Hemen burada gelelim bu arkadaşla ilgili döndürme işlemini yapalım. Öncelikle şöyle yapalım. Hemen bu arkadaşa bir class name container ekleyelim ve mx auto diyelim. Şöyle enter. Evet, enter, tamam. Sonra tekrar yeniden gelelim, bir tane daha div açalım. Diğer tarafta yazmış olduğumuz div'in hemen hemen aynısı. Aslında class name olarak hangi sayfadaydı? Şu page.tsx'lik sayfamızın hemen hemen aynısı. Oradan direkt kopyalayabilirsiniz. Ben sadece oradaki işte linkleri vesaire çıkardım. Yine aynı tasarımı burada kullanacağım. Evet, şöyle bakalım. Evet, tam ortalı bir şekilde yine aynı şekilde. Tekrar gelelim şunun içine. Evet, burada 800 piksel demişim.
Diğer tarafta 500 piksel demiştik. Yine 500 piksel diyebiliriz ya da 800 piksel diyelim. İçindeki resimleri vesaire düzeltmemiz gerekebilir ya da 500'de kalsın. Tekrar boyutlarına bakalım bunlara. Yeniden tekrar geleceğim. Bir tane daha div yazacağım ve class name diyeceğim ki flex call aynı zamanda MD'de, yani MD'den büyük olduğu zaman yan yana gelsin resimlerim ve aralarındaki boşluklarda gap 8 olsun diyelim. Tekrar gelelim burada. Süslü parantez products'ımın içindeki map yok. Map. Tekrar geliyorum burada. Artık senin ismin product. Ve burada bir tasarım yapmaya çalışıyorum. Evet, şöyle tekrar. Burada bir tane link kullanalım. Çünkü ne yapacağız? Yönlendirme işlemi yapacağız. Sonuçta o yüzden dolayı linkle yapmak daha mantıklı olacaktır. Bu linkin öncelikle href özelliğine product'tan gelen ne eklememiz gerekiyor burada? Href'i eklemem gerekiyor. Aynı zamanda bunun key özelliğine product'tan gelen id'yi eklemem gerekiyor. Evet. Şu an içi boş olduğu için bir şey gelmedi. Şöyle tekrar bakacak olursak 3 tane kaydım var. Üçü de bu şekilde geldi. Şimdi hemen bunun için aynı şekilde tasarım yapmaya çalışalım. Şimdi product hrefim tam olarak bu şekilde olmayacak aslında. Çünkü ben buna tıkladığım zaman normalde bakın katalog slash fon'a gidiyor. Böyle olmamalı. O yüzden biz bunu aslında ilk başta düzeltelim. Hemen şöyle yapalım tekrar. Süslü parantez tuhaf tırnakla açalım. Diyelim ki katalog slash tekrar ve diyelim ki parametreden gelen config id slash tekrar yine aynı şekilde ve dolar işareti. Bu sefer de burada diyeceğiz ki product'tan gelen href diyeceğim. Çünkü beni ne yapacak? Ona göre yönlendirme işlemi yapacak. Evet, tam istediğim gibi. Güzel. Tamam. Şimdi hemen gelip içlerini dolduralım. Ben buraya öncelikle bir tane resim eklemek istiyorum. Bu arkadaşa bir class name verelim öncelikle. Diyelim ki arkadaşım yine alt alta yan yana kullanacağım şeyler olacak. Daha doğrusu alt alta kullanacağım. O yüzden call diyeceğim. Ve diyeceğim ki gap4 ve buraya aynı zamanda grup ibaresi ekleyeceğim. Yazının üzerine geldiğinde resimde hover özelliği vesaire olsun diye. Tekrar yeniden gelelim buraya. Aynı şekilde Ctrl 9'la hizalayayım. Tekrar şöyle yapalım. Diyelim ki image. Next image. Tamam. Hemen bunun değerlerini dolduralım. Alt değeri product'tan gelen title diyelim. Mesela tekrar gelelim. src değeri product'tan gelen href değildi sanırım. Ne yazmıştım? Image yazmışım. Image. Tekrar gelelim. src'yi verdik. 6 verdik. Width ve height vermemiz gerekiyor. Resimlerin boyutu 500'e 500. O yüzden dolayı 500'e 500 diyeceğim. Daha sonra class name diyeceğim ve diyeceğim ki V36 H otomatik olsun. Daha sonra diyeceğim ki senin normal parlaklığın %50 olsun. Rounded X large olsun. Grup power özelliğin grup power özelliğin parlaklığın normal %100'e dönsün. Yumuşak bir geçiş olsun. Ve duration'la bunu daha da yavaşlatalım. Evet, şöyle geldi. Üzerine geldiğimiz zaman yavaş bir şekilde ne oluyor? Resimlerim parlak oluyor. Aynı şekilde tekrar buraya yeniden geleceğim. Bir tane daha div açalım. Ve diyelim ki aynı şekilde bu arkadaşa da class name. Gerçi var mı gerek? Neyse, şöyle bir bakalım. Duruma göre bakarız olmazsa. Tekrar P diyelim. Ve diyelim ki product'ın içindeki title. Evet, yazamadım. Şunu şöyle direkt kopyalayalım. Tamam. Evet. Evet, yazının üzerine geldiğimiz zaman da görmüş olduğumuz gibi aydınlık şekilde oluyor. Bu arkadaşa hemen şöyle bir class name text center diyeceğim sadece. Bir de font semibold diyebiliriz aslında. Tamam. Evet, şimdi şöyle bir küçültelim bakalım. Bakın, küçülttüğüm zaman şöyle bir sorunumuz var. Bu arkadaşı o yüzden dolayı biz şöyle yapalım. En iyisi MD'den sonra H800, hatta MD diyelim, aynen. MD'den sonra H500 ama normalde H800 piksel işimizi görüyor bildiğim kadarıyla.
Evet, şöyle 800 piksel diyelim. Evet, mobilde 800 piksel bir sorun yok. Büyüttüğümüz zaman ne olacak? Bu şekilde olacak. Buna tıkladığımız zaman da artık bu sayfaya gidecek ve bu şekilde olacak. Şimdi sadece tabii ki burada bir tasarım yapmakla işlerimiz bitmiyor. Aslında sonuçta benim bu ID'm var mı yok mu, benim bunun kontrolünü yapmam gerekiyor. Daha sonra burada bir normalde 24 haneli bir şey var normalde. Ben buraya herhangi bir şey yazdığım zaman, normalde ben bunu sorguladığım zaman bana otomatikman MongoDB diyecek ki, arkadaşım diyecek, benim maksimum ID sınırım şu kadar, sen gidiyorsun bana fazla karakter söylüyorsun, sen hayırdır diyecek gibi şeyler olacak ve bunları da düşünerek aynı şekilde kontroller yazmamız gerekiyor. Hemen şu şekilde yapalım. Ben buraya tekrar geleyim. Ve diyelim ki config id eşittir parametreden gelen config id diyerek buna bir değişken atayım. Daha sonra diyelim ki const, buraya da bu arada şey yazmamız gerekiyor. ASYNC yazmamız gerekiyor. Çünkü await kullanacağım. Diyeceğim ki configurations eşittir await prisma.db nokta configuration nokta find unique. Eşsiz bir karakter arıyorum arkadaşım, ben diyeceğiz. Ve buraya şart olarak da diyeceğiz ki where tekrar id benim config id'im de aynıysa bana bu kayıtları getireceksin. Eğer configurations boşsa, bir karşılaşması yoksa, o zaman kullanıcıyı sen bir sayfaya yönlendirmen gerekiyor. Yönlendireceğin sayfada not found sayfası, yani sayfa yok, kayıt bulunamadı sayfası. Bununla ilgili isterseniz bir tasarım da yapabilirsiniz ama şu an için yapmayı düşünmüyorum. Duruma göre olmazsa daha sonra yapabiliriz. Şimdi tekrar gelelim. Şimdi normalde ben şu karakterlerden, bakın, bir tanesini silip S yapacağım. D'yi silip S yapacağım. Buraya tıkladığım zaman beni, evet, başka bir hata verdi. Tamam, problem değil. Bu hatayı da yok etmeyi göstereceğim zaten. Şöyle yapalım. Birkaç tane şöyle atalım mesela. Evet. Şu an bana söylemiş olduğu hata tam olarak bu aslında. Diyor ki, benim size bahsettiğim hata buydu aslında. Diyor ki arkadaşım, diyor, format olarak diyor uymuyor diyor. Yani burada diyor ki hex string diyor. Ben yanlış hatırlıyormuşum. Hexadezimale çeviriyormuş ID'leri. O yüzden dolayı ulaşamadığını söylüyor. Şimdi biz o zaman burada bunun uygun bir şekilde bir format yapmamız gerekiyor. Biz bunu birden fazla yerde kullanabileceğimiz için biz bence bunu lib dosyasında bunun altına tanımlayarak devam edelim. Diyelim ki biz burada şöyle direkt kopyala yapıştır yapacağım açıkçası. Diyeceğim ki is valid object id'yi şu şekilde bir parametre ile birlikte test id diye bir şey yaratacağım. Bu yaratmış olduğum id ile birlikte tekrar geleceğim, bu arkadaşı burada başta söyleyeceğim. Diyeceğim ki arkadaşım, eğer if is valid object id, evet, tekrar config id diyeceğim ve tekrar gelip burada aynı şekilde return not found diyeceğim. Evet, kaydı bulamazsa ya da uyumlu değilse bizi ne yapacak? Not found sayfasına yönlendirecek. Şimdi şöyle Prisma stüdyomuza gelelim. Bu arkadaş eski olabilir. O yüzden dolayı şöyle sayfamı yenilemek istiyorum şuradan. Evet, kapalıymış sanırım benim o arkadaş. Hemen şöyle npx Prisma Studio diyelim. Evet, şunu kapatalım, eskisini. Tekrar yenisini açıyor zaten. Evet, buradaki ID'lerden herhangi birini gelip kopyalayalım. Bu ID'lerden herhangi birini gelip kopyaladığım zaman bana direkt ürünün gelmesi gerekiyor. Şunlardan şöyle birini yine aynı şekilde yazdığım zaman not found sayfasına geliyor ve yönlendirme işlemi başarısız bir şekilde ne yapmış oluyor? Yapmış oluyor. Mesela ben bu kaydı silmiş olsam, yine aynı şekilde ID'sini alayım. Delete diyelim. Şu sonuçta uyumlu bir tane yapıyorum aslında bu sefer. Tekrar yine aynı şekilde tekrar gelelim. Tekrar yazalım. Görmüş olduğumuz gibi yine not found sayfasındayız ve kullanıcı şeyi bulamadığını söylüyor. Biz istersek tabii ki app klasörüne tekrar gelir. Buraya bir tane nib file deyip buraya not found .tsx rafc dersem bir deneyelim bakalım. Sayfa bu değilmiş demek ki. Evet, ben de unuttum sanırım. Hemen gelip bir bakalım isterseniz. nextsm.org'a gelelim. Dokümantasyonda hemen şurada rotaların olduğu bölümde olması gerekiyor. Bakalım. Değil galiba. Evet, burada nerededir? Burada olması gerekiyor mantıken.
Evet, pages and layout diyor. Buralardadır büyük bir ihtimal. Page.tsx layout. Şöyle yapayım direkt ben buraya. Not found diyelim. Bakalım ne çıkacak. Evet, not found sayfası. Not found.js. Ha, arada çizgi varmış. Şöyle tekrar gelelim. Diyelim ki buraya not.found.tsx rafc deyip not found page diyelim. Evet. Tekrar buraya geldiğimiz zaman bakın not found page sayfasına geldi. Ben istersem tabii ki bu sayfaya da ekstradan bir tasarım yapabilirim. Şu an için yapmayı düşünmüyorum açıkçası. Belki projenin en sonunda yapabilirim. Şu an için en azından silelim. Sadece nasıl yapabileceğimizi en azından göstermiş olayım. Şimdi yine standart olarak bize bu şekilde not found desin. Duruma göre istersek buna uygun bir şekilde bir not found sayfası yazabiliriz. Tabii yine aynı şekilde buradaki yapıyı vesaire kullanmak istersek yine aynı şekilde tekrar gelip katalog değil de rotalarımızın içine oluşturarak yine aynı şekilde birden fazla not found sayfası da oluşturabiliriz duruma göre. Şu an işlemimiz aşağı yukarı tamam gibi. Artık buradan sonra ne yapacağız? Bir ID ile giriş yaptıktan sonra burada şöyle tekrar bakalım. Bunlardan herhangi birini seçtikten sonra linkimize de gittik. Burada artık düzenleme işlemiyle yani yerleştirme işlemini yaparak devam edeceğiz. Evet, bizim şimdi 3 tane ürün seçeneğimiz var ve biz bu 3 tane ürün seçeneği için tasarımlar yapacağız. Şimdi öncelikle telefon alanı, tişört alanı ve mag alanı hakkında birazcık konuşalım. Şimdi ben telefon alanı için şöyle bir şey istiyorum. Diyeceğim ki arkadaşım benim bir tane divim var. Bu divimin işte background rengi şu, işte border'ı şu, aynı zamanda köşelerinden bükerek dikeyde bir şu şekilde div yarattığımızı varsayalım. Yani bunu aynı şekilde divle de yaratabiliriz. Daha sonra ben bu divimin içine ekstradan şöyle içine bir daha resim ekleyebilirim. Yani resim ekleyebilirim. Divle uğraşmam burada. Büyük bir ihtimal buraya tekrar gelip bir resim eklerim. Bu resmin içinde de zaten şöyle şöyle simgeler olur. Bu da tam olarak bir telefona benzer zaten. Şimdi ben şunu diyebilirim arkadaşım. Bu benim oluşturmuş olduğum div var ya. Köşeleri bükük. Tamam, güzel. Tam telefon gibi duruyor. Width de high de okey duruyor. Buraya resim de ekledim mi Absolute'le birlikte. Tamam, tam istediğim gibi telefon oldu. Şimdi ben şunu düşünebilirim. Benim yan tarafta şöyle butonlarım olur. Tamam mı? Bu butonlardan işte örnek olarak söylüyorum. Birinin rengi bu olsun. Birinin rengi bu olsun. Birinin rengi bu olsun. Ben bu butonlardan herhangi birine tıkladığım zaman, radyo butonlarından herhangi birini seçtiğim zaman buranın rengi ne olur? Değişir. Tekrar gelirim, değişir. Yani buna tıkladım bu oldu. Buna tıkladım bu oldu. Ben bu şekilde telefon yapımı çok rahat bir şekilde yapabilirim. Peki tişörtü nasıl yapacağız? Tişörtün yapısı için ya işte karemsi bunun gibi ya buradaki resimdeki gibi bir şey yapabiliriz. Ya da mantıken ne yapabiliriz? Şunu yapabiliriz. Şimdi ben buradan gelip de bunlardan birer tane uzun uzun bunlarla vesaire çizerek bir şey yapma imkanım oldukça zor. Ya da işte bunu ters çevireceğim de bilmem şey olacak da pek güzel bir görüntü olmayabilir. Ama telefon neredeyse zaten birebir aynı görüntüsü olur yani. O yüzden dolayı bizim mantığımız şu şekilde olacak burada. Ee, Şimdi normalde benim 3 tane resmim olduğunu varsayalım. Birinci resim, ikinci resim, üçüncü resim. Ben hangi resmi seçtiysem atıyorum bu renkteki resmi seçtim. Birinci resim gelecek. Bu renkteki resmi seçtim. İkinci resim gelecek. Bu renkteki resmi seçtim. Üçüncü resim gelecek. Ve buradaki resmim otomatikman değişecek. Tabii ki bu telefon alanı değil, tişört alanı için söylüyorum bunları. Ne yapacağım ben? Bu şekilde bir tasarım yapmış olacağım. Bununla falan birazcık yani belki yapılabilir ama çok güzel bir görüntü olmayacaktır. Zaten birçok firmada ne yapıyor? Resimler üzerinden yapıyor. Tıklandığı zaman resmi değiştiriyor. Değişen resmin üzerine de ne yapacağız biz? Kendi diğer ikinci resmimizi ekleyebileceğiz. Peki Magalan için ne yapacağız? Magalan için buradaki bu alan gibi düşünebiliriz ama şimdi şu kupanın şu çıkıntısı, içinin boşluğu ve kupanın da aynı zamanda şuradaki rengin de beyazlığı değişeceği için yani buraya şu düşünülebilir sadece. Şunu mag olarak düşünecek olursak, şunu da şöyle düşünecek olursak, tekrar gelelim. Şunu içine dolduralım. Yani işte gibi gibi
bir şeyler yapılabilir ama bunun yerine de resim kullanmak daha mantıklı olacaktır bence. O yüzden dolayı biz burada da yine aynı şekilde resim kullanırız. Şimdi ben öncelikle telefon alanı için zaten renk şeyleri ayarladım. Verilerimi ayarladım. Bir tane resim ayarladım. Öncelikle bu alanı yapacağız. Daha sonra tişört ve mag alanlarıyla aynı şekilde devam edeceğiz. Evet, şimdi işlemlerimize başlayalım. Şöyle bir resim ekledim. Görmüş olduğumuz gibi bir çerçevesi var ve bunun içini doldurarak devam edeceğiz. Şimdi ben şunu yapmak istiyorum. Öncelikle bir tane Paint açayım. Şu şekilde üzerinde anlatayım tekrar. Şimdi benim normalde şurada bir tane tuvalim olacak ve bu tuvalin içinde aynı zamanda şurada bu telefonum olacak. Daha sonra yine aynı şekilde burada benim işte eee, şöyle bir alanım olacak ve bu alanımın üzerinde işte buradaki renklerim olacak ve buradaki bu arkadaşın renklerini değiştirebileceğim. Şurada bir butonum olacak. İşte devam et diyeceğim. İşte şurada başka bir menü olabilir. İşte telefonun modeli, telefonda kullanılacak materyaller, işte texture özelliği gibi alanlarımız olacak. Şimdi bunları teker teker tasarlayalım. Şimdi burası mantıken bir grid olduğunu varsayalım. Ve gridlik alanımızda burası ikilik bir alan kaplayacak. Şöyle burası ikilik bir alan kaplayacak. Burası da birlik bir alan kaplayacak. Yani kol span 2, kol span 1 şeklinde kaplayacak. Ben buradaki tuval için bir şey yazmam gerekiyor ve bu kullanacağım tuval için kullanacağım şey ise tanstak. Daha sonra ben burada aynı zamanda sürükle bırakma işlemi yapmak istiyorum. Taşıma işlemi yapmak istiyorum. Bunun için kullanacağım şeyin ismi de React RND. Bunu kullanacağız. Başka ne kullanacağım? Radyo grup diye bir şey kullanacağım. Shotgun'daki radyo grup da kullanabiliriz ama buradaki radyo grupta köşeleri, borderları vesaire değiştirebiliyoruz. O yüzden dolayı bu arkadaşı kullanacağım. Buradaki radyo butonlar için. Başka yukarı açtığım bir şey var mı? Yok. Bunları şimdi hem yüklemelerini yapacağız hem de kullanmaya başlayacağız. Hemen şu arkadaşı kapatayım ve işlemimize başlayalım. Şimdi ilk başta hemen ilk olarak şunu kopyalayayım ve bunu yükleyelim. Daha sonra tekrar yine aynı şekilde geleyim. Radyo butonumuzu bunu kopyalayayım ve bunu yükleyelim. Daha sonra tekrar geleyim yine aynı şekilde tanstak kullanacağız. Yine aynı şekilde geleyim bunu yükleyelim. Tamam. Yükleme işlemlerimiz başarılı. Resmimizi de zaten buraya ekledim. Şimdi işlemlerimize başlayalım. Şimdi normalde ben Udemy Clone projesinde kullanmıştım bu yazmış olduğum şeyi. Yine aynı şekilde burada kullanmak istiyorum. Şimdi benim normalde burada bir fiyatlarım olacak ve ben bu fiyatların yanında dolar tarzı bir şeyler yazdırmak istiyorum. O yüzden dolayı ne yapacağım? Direkt bu format türünü kullanacağım. O yüzden direkt lib dosyamın utility'sinin içine bu format price diye bu dosyayı aynı şekilde gelip yazacağım. Bu birinci adımımda. Daha sonra yüklemiş olduğumuz bu paketlerle birlikte benim burada bir provider tanımlamam gerekiyor. Yani daha doğrusu şu şekilde benim bu yüklemiş olduğum tanstak var ya bir tuval ekranı olduğunu söyledim. Bunu kullanacağımı söyledim. Bununla ilgili bir tane provider dosyası yazmam gerekiyor. Hemen şuraya tekrar geleyim. Buraya bir dizine oluşturalım ve diyelim ki providers diyelim ve tekrar içine geleyim. Y'den buraya providers.tsx diyelim ve burada bir tanımlama yapalım. Bu arkadaş use silent'la çalışıyor zaten. Daha sonra Tanstack'ta çalışacak şeylerin yani Silent'la çalışacak şeylerin şu şekilde iki tane kütüphanesi var. Ve Children değerlerine erişebilmek için de React Node'a ihtiyacımız var. Bunu bu şekilde yazıyorum. Daha sonra tekrar geleceğim. Diyeceğim ki consilient query silent'la bana bir oturum yarat ve diyeceğim ki arkadaşım şöyle bir tanımlama yapacağım. Diyeceğim ki query silent provider'la gelen silent'ı alıyorum ve içinde children'ı gösteriyorum şeklinde bir tanımlama yapacağım. Daha sonra tekrar bu arkadaşı dışarı aktaracağımı söyleyeceğim. Ben şimdi artık bu tuval için kullanacağım alanda yani Tanstack kullanacağım ya. Ne yapmam gerekiyor? Providers'ta içine bir children ekleyerek içine almam gerekiyor. Ben bu children'ın hangi children olabilir? Şöyle tekrar gelip bakalım. Normalde buradaki children'ı alabilirsiniz ama çok fazla gereksiz olur. Bizi zaten ilgilendiren tek rotaların içindeki children olacaktır. O yüzden buraya tekrar geleceğim ve diyeceğim ki providers ve bunu ekleyeceğim.
Ve burada bu çıldırını bunun içine ekleyerek Tanstack'ı rahat bir şekilde kullanabileceğim. Buraya kadar işlemlerimiz tamam. Şimdi benim dediğim zaten 3 tane alanımız var. Şöyle tekrar gelip bakacak olursak katalog alanına bir resim yüklediğimiz zaman bir telefon geri gelsem hangisini görürüz? Tekrar bir daha şöyle. Evet. Şöyle bir tane daha resim yükleyeyim. Olmazsa evet. Şimdi biz normalde 3 tane alanımız var. Bir telefon alanımız var, bir tişört alanımız var, bir tane de ne alanımız var? Bardak alanımız var. Şimdi o yüzden dolayı benim bunlarla ilgili ayrı ayrı komponentler yazmam gerekecek. O yüzden ben bu komponent klasörü içine tekrar geleyim. Bir tane product diye klasör oluşturayım ve içine bir tane mag diye bir klasör oluşturayım. Tekrar geleyim font diye bir klasör oluşturayım. Font case diyelim ya da. Tekrar geleyim bir tane daha klasör oluşturayım. Klasörün ismi ne olsun? Tişört diyelim. Evet. Bunları bu şekilde oluşturduk. Şimdi biz zaten işlemlerimizi yaparken telefon alanında yapacağız. Normalde diyeceğiz ki yukarıda eğer ki parametre olarak fon seçildiyse şunu aç diyeceğiz. Ama şimdilik rahat bir şekilde çalışalım. Daha sonra zaten bunun ayarını yaparız. Problem yok. Şimdi hemen öncelikle telefonla ilgili tanımlamam gereken bir iki tane şey var. Bunları tanımlayarak başlayalım. Şimdi buraya tekrar geliyorum. Diyeceğim ki phone case.ts diyelim ve benim verilerim olacak. Bu verilerin benim işte telefonumun fiyatı, işte kullanacağım materyaller, bunların fiyatları, bunları ne yapacağım gelip burada tanımlayacağım. Daha sonra aynı zamanda benim bu telefonumun renkleri olacak. Şu şekilde telefon renkleriyle ilgili bir tanımlama yapacağım. Ve diyeceğim ki arkadaşım mesela buraya tekrar bir renk eklemek istersen mesela yellow diyelim ve buraya yellow diyelim. Ve buraya da table CSS kodunu yine aynı şekilde yazacağım. Yellow 950 yok bildiğim kadarıyla 900 olması gerekiyor. O yüzden dolayı ne yapacağım? Bunu bu şekilde yazacağım. Daha sonra telefon modellerim var. Yine aynı şekilde benim bunları yazmam gerekiyor. Yazarken bakın type'larını da yazdım aynı şekilde. Export edeceğimiz zaman daha doğrusu build edeceğimiz zaman biz projemizi bizden ne istiyor normalde? Bunların tipleri ne diye soruyor. Label'ın, value'nun. O yüzden dolayı ne yapıyoruz? Bunların tiplerini de yine aynı şekilde ben söyleyerek hazırladım. Daha sonra şu şekilde iki tane daha type hazırladım. Dedim ki arkadaşım option ve type group diye. Bu type group ve şeyler şu şekilde kullanılıyor bakın. Diyor ki group diye bir şey tanımladım. Name varmış içinde ve içinde options diye bir dizi olduğunu söyledim. Yine tekrar geliyorum. Bu bahsetmiş olduğum dizi vesaire olaylarda tam olarak bu. Bakın name alanı var. Yine görmüş olduğunuz gibi ve options'ta birden fazla elemanı var. Materyaller bölümümüz var. Silikon, polikarbon bunlardan bahsediyor. Finish bölümümüz var. Smooth finish, texture finish diye alanlarımız var. Ve burada da zaten bunlarla ilgili yukarıda görmüş olduğunuz gibi fiyatlar var. Yine bunları ne yapıyorum? Bu şekilde tanımlıyorum. Evet, bunları tanımladıktan sonra şöyle genel olarak göstereyim. Bunları hazırladıktan sonra tekrar geliyorum. Benim burada bir tasarım yapmam gerekiyor. Şu an biz burada neyin içindeyiz? Şöyle tekrar gelip bir bakalım. Ya da şöyle yapalım. Şunu kapatalım. Bunda pek bir işimiz yok. Kataloğun içinde config ID'nin içinde product'ımız var ve bunun içinde bir tane page.tsx'imiz var. Biz zaten şu an burayı görüyoruz. Şimdi bana yine aynı zamanda bu arkadaşlar lazım. Config ID var mı yok mu benim bunları kontrol etmem gerekiyor. Hemen buradaki product'ımın içindeki arkadaşa yine aynı şekilde geldim. Bunları yapıştırdım. Ve daha sonra buraya tekrar gelip diyeceğim ki console.log configurations diyeceğim. Şurada yüklemem gereken bir iki tane şey var. Bunları hemen kütüphanelerini yükleyelim. Prisma DB, Await kullandığım için buraya ASYNC yazmam gerekiyor. Şu arkadaşın bir kütüphanesi var. Tamam. Şimdi hemen bakalım var mı bir sıkıntımız. Şöyle tekrar sayfamızı yenileyelim. Herhangi bir sıkıntı yok. Şurada not bölümüne gelecek olursam ya daha doğrusu projemi çalıştırdığım yere gelecek olursam bakın. Şu an görmüş olduğumuz gibi verilerimizi görüyoruz. Yani buradan bu çekmiş olduğum congratulations'la verilerimi çektim. Şimdi ben bunun üzerindeki bazı verilere ihtiyacım var. Bunlar da image URL, width ve height değerleri. Çünkü ben burada artık ne yapacağım? Sürükle bırak ve diğer işlemlerimi yaparak devam edeceğim. Bu yüzden dolayı ben bunları hemen birer tane şey eklemek istiyorum. Const şeklinde bir tane değerle yani bunları bir değişken yapmak istiyorum. Çünkü ben bunları ne yapacağım? Kullanacağım ve buradan başka bir tane işte komponentin içinde gönderebileceğim. Buraya tekrar geldim diyeceğim ki image URL, width, height değerlerimizi
kullanacağız. Bu with height image URL değerlerini nerede kullanacağız? With height'ı buradaki bu arkadaşta kullanacağız. Bakın diyor ki default değerleri bu. Size'ı, position'ı gibi çeşitli ayarları var. O yüzden dolayı ne yapmamız gerekiyor? Bizim bunları aynı şekilde kullanmamız gerekiyor. Hemen tekrar geliyorum. Ben burada product'ın içinde font case'in içine tekrar geliyorum. Diyorum ki ne diyelim? Font design config diyelim. Evet, config.tsx diyelim, rafc diyelim ve bunun içini doldurmaya başlayalım. Şimdi bu arkadaşın içinde dediğimiz gibi zaten olması gereken birkaç tane şey var. Hemen öncelikle bu arkadaşın useSilent'la çalıştığını söylemem gerekiyor. Zaten benim bir tane değerim de olmuş olsaydı ben yine burada useSilent değeri kullanmak zorundaydım. Neden? Çünkü burada await'imiz var. Veri tabanı işlemimiz var. Daha sonra ASYNC var. ASYNC ile useSilent aynı sayfada çalışmıyor. Zaten o yüzden dolayı bizim bunlar başka bir komponentte yapıp aynı şekilde içine getirmemiz lazım. Şimdi benim buradan göndereceğim değerler with height değerim, image URL değerim bunlar olacak. Ve aynı zamanda bir de config ID değeri göndermem gerekiyor. Şimdi tekrar gelin burada hemen bir tane interface tanımlayalım ve diyelim ki font design props işte sana bir tane config ID değeri gelecek, sen bunu yakalayacaksın. Daha sonra image URL gelecek, yine aynı şekilde bunu yakalamasını isteyeceğiz. Daha sonra şöyle diyelim, şöyle tanımlayalım. Bunların ikisini tek bir tane dosya içine tanımlasın ki biz daha rahat bir şekilde kullanabilelim. Buraya bir tane with türüne pardon string demeyelim, number diyelim mantıken. Tekrar gelelim, bir tane height değeri height. Buna da yine aynı şekilde number diyelim. Tamam. Başka ne yapacağız şimdi? Yine aynı şekilde tekrar geleceğim. Bunları burada söyleyeceğim. With. Evet şöyle. Evet bunları ekledim. Şimdi page.tsx sayfasından da yine aynı şekilde bunları gönderelim. Hemen geliyorum. Şuradaki şu arkadaşı vesaire siliyorum. Şöyle yapalım, hatta buna da ihtiyacımız yok. Diyelim ki ismine font design config diyelim ve bunun içine diyelim ki config id bu işte image URL bunları yazalım. Şimdi config id için yukarıdaki şu config id'yi söyleyebiliriz ama söylemeyelim. Neden söylemeyelim? Şimdi şöyle aslında kullanabiliriz ama bu parametreden geliyor. Bana aslında mantıken gelmesi gereken şey ne? Buradaki gelmesi gereken. O yüzden dolayı biz bunu kullanalım. Bence tekrar geliyorum ben buraya aynı şekilde bunun içindeki id değeri diyorum. Daha sonra aslında ikisi de aynı, birisi parametreden geliyor. Ben bir sorun yaratmasın diye özellikle buradakini tercih ediyorum. Diğerini de aslında kullanabilirsiniz tabii ki. Daha sonra image şey içinde değeri içinde tekrar bir tane süslü parantez açıyorum. Burada zaten width ve height değerleri kullanacağız. İlk sırada burada width olduğu için ben yine aynı şekilde width diyeceğim. Daha sonra virgül height değerini kullanacağım. Image URL içinde yine aynı şekilde şunu kullanmamız gerekiyor. Tekrar geliyorum. Burada image URL içinde bu değeri veriyorum. Şimdi burada artık tasarımımızı yapmaya başlayabiliriz. Şimdi burada öncelikle kullanacağım bir iki tane şey olacak. Bunlarla başlayalım. Şimdi normalde ben burada kullanıcıya bir hata mesajı, bir mesaj vermek isteyeceğim ya da o yüzden dolayı toast kullanırım ve yönlendirme işlemimiz olacak. O yüzden dolayı use router zaten kullanacağım. Next navigation kütüphanesiyle bunları ekleyelim. Daha sonra benim burada kullanacağım diğer şeylerden bir tanesi de ne olacak, buradaki RND kullanacağımı söyledim. Burada default değerleri, işte position değerleri gibi şeyler var. Bunlarla ilgili ufak tefek en boy ayarları, işte render position, işte yükseklik ve büyüklük ayarları gibi bir iki tane ayar dosyası şu şekilde yazacağım. Ve burada use state'leri var yine aynı şekilde. Bunları aynı şekilde ekleyelim. Diyeceğim ki arkadaşım senin render boyutun bu. Width'in height'ında işte image bölü 4'ü kadar, height'ın bölü 4'ü kadar şeklinde bana ne yapacaksın? Göstereceksin diyeceğim ve bunları da yine aynı şekilde şeyin içinde kullanacağım. Daha sonra diğer bir kullanacağımız şey ise şimdi ben burada şey kullanacağım, ref kullanacağım, use ref kullanacağım. Niçin kullanacağım bunu? Ben kullanacağım container'ın, yani kullanacağım tuvalin
yani rahat bir şekilde erişmem gerekiyor. Aynı zamanda kullanacağım telefonu rahat bir şekilde erişmem gerekiyor. Bunun için useref kullanacağım ve diyeceğim ki telefon için useref, container için useref diyeceğim ve bunları bu şekilde tanımlayacağım. Sonra gelip burada artık tasarımımızı yapmaya başlayabiliriz. Şimdi ben buraya yine aynı şekilde class name container yapısında yine kullanacağımı söyleyeceğim ve mx auto diyeceğiz. Onun dışında tekrar gelelim. Bir boşluk vesaire bir şeyler ekleyelim buraya. Evet, ne oldu? Evet, şöyle. Tamam. Tekrar gelelim, buraya bir relatif bir yapımız olacak içeride. Çünkü absolute bir sürü şey kullanacağız. mt20 grid ve grid call 1 diyelim. Daha sonra LG'de bu arkadaş grid call 3 olsun. İlkine diyeceğiz ki ikilik bir alan, diğerine de işte diyeceğiz ki birlik bir alan şeklinde bir tanımlama yapacağız. Hemen şöyle tekrar geliyorum. Buraya bir tane div yazalım. Ve diyelim ki class name. Tekrar şöyle yeniden bir tane daha div açalım. Ve buraya da yine aynı şekilde class name diyelim. Ve bu arkadaşın call span'ına 2 diyelim. Bu arkadaşın da call span'ına 1 diyelim. Evet. Şimdi gelelim bunları teker teker tanımlamaya. İçlerine şu anlık şöyle bir şeyler yazayım. Daha sonra zaten bunları ne yapacağız? Düzenleyeceğiz. Şurada useref'in kütüphanesini yüklememişiz. Hemen bunu aynı şekilde ekleyelim. Evet. Evet. Görmüş olduğumuz gibi bu şekilde. Şimdi hemen tekrar gelelim bunları yazmaya. Şimdi benim öncelikle bu div'e aynı zamanda bu benim normalde neyim olacak, aynı zamanda tuvalim olacak. O yüzden dolayı ben buraya container ref'ini referans olarak veriyorum. Şimdi ben bu arkadaşa öncelikle diyeceğim ki relatif, çünkü içinde absolute bir yapı kullanacağım ve h 600 piksellik bir alan olduğunu söyleyeceğim. Taşan bölgeler olabilir arkadaşım. O yüzden sen onları gizle. V de full max ve 4x large olsun. Ve flex item center diyelim. Daha sonra justify center, başka rounded LG diyelim. Border ekleyelim. İkilik olsun ve border dashed ekleyelim. Evet, şöyle görmüş olduğumuz gibi çizgi çizgi borderlarımızı ekledik. Başka bu border'ımıza gray 300 diyelim. Birazcık daha koyu oldu bu şekilde. Padding 12 diyelim. Text center diyelim. Başka sanırım şu anlık bir şeyimiz yok gibi. Evet, ortalı bir şekilde geldi. Güzel. Şimdi tekrar yeniden geliyorum. Ben buraya yeniden bir tane daha div yazalım. Evet, şöyle bu yine aynı şekilde bunun içinde kalsın. Evet, şöyle hizalayayım. Daha sonra şöyle yapalım, hatta biz buraya Call span 1 diyelim. En azından tam olarak yeri belli olsun yani. Tekrar gelelim biz bu div'e aynı şekilde bir class name diyelim ki relatif bir yapı ve 60 background opacity 50 diyeceğim. Daha sonra pointer Evans non diyeceğim. Herhangi bir pointer göstermesin. Bir de aspect auto diye bir şey var. Mesela bunun üzerine geldiğimizde ya da aspect auto diye aspect video üzerinde göstereyim. Bakın, iki tane değer var. Ben burada kendim bir rastgele bir değer tanımlayacağım bir boyuta göre. Ve burada ne yapacağım? Bu tanımlamış olduğum boyutu aspect rasyonun içinde vesaire de kullanacağım. Yani tamamını kaplasın diye. O yüzden manuel bir şekilde değerler vereceğim. Tekrar geleceğim buraya, aynı şekilde aspect ratio. Burada açı kapat yapacağım. Bu ASD yine aynı şekilde içinde durabilir. Zaten buraya şimdi resim ekleyeceğiz. Şimdi bu arkadaşın da yine ilk olarak class name'ine diyeceğim ki şu arkadaş, yani boyutun vesaire bu olacak, tamamını kaplaması için bunu yazalım. Ve bu arkadaşı aslında burada değil, şurada ratio özelliği var. Bu ratio özelliğinde yine aynı şekilde bunu burada söylemem lazım. Asıl ve burada diğer önemli noktamızsa referansımız ve burada diyeceğim ki buranın içinde benim telefonum olacak. Arkadaşım, o yüzden dolayı ne yapıyorum? Bunu ekliyor. Yine aynı şekilde pointer Evans non diyelim
Başka z indeksi buranın 50 olsun. Çünkü birden fazla zaten z indeks kullanacağız. Relatif ekleyelim. Hemen buraya tekrar geliyorum. Burada diyeceğim ki image diyelim. Next image. Ve burada resmimizi tanımlayalım. Alt fill diyelim. Kapla diyelim. Başka src özelliğine de resmimin tam konumunu yazmam gerekiyor. Font template nokta png, tekrar class name pointers events none, z indeksimiz yine 50 ve selected none diyelim. Evet, şöyle tekrar bakalım ne oldu ne bitti. Evet, şöyle görmüş olduğunuz gibi telefonumuz da ortalı bir şekilde geldi. Büyütüp küçülttüğümüzde de bir sorun yok gibi. Buraya kadar işlemlerimiz tamam. Şimdi ben bu resmin aynı zamanda üzerine ne yapacağız? Bizim image URL'imizi ekleyeceğiz ve bu resmin içini de doldurmamız gerekiyor. Şimdi biz öncelikle bu resmin içini doldurarak devam edelim ve bu resmin arka planına da grimsi bir renk verelim. Şimdi bu resmin arka planına grimsi bir renk vermek de birazcık zor aslında. Neden zor? Çünkü absolute yapısı kullandık, border dashed kullandık vesaire. O yüzden dolayı burada background'u şuraya versek nasıl olur mesela? BG Black desem şöyle. İçi vesaire de doluyor. Görmüş olduğumuz gibi bunun içinin normalde diğer türlü vesaire boş olacağı için burada birazcık karışıklık olacak. Şöyle yapacağız o yüzden dolayı. Aspect Radio'nun altına tekrar geleceğim. Bir tane daha div açacağım. Ve bu div'i burada direkt kapatacağım ve içine herhangi bir şey eklemeyeceğim. Şöyle yazalım, o yüzden tek satır şeklindeymiş gibi gidelim biz burada. Gerçi sığması için yine enter atacağım mecburen. Absolute bir yapı olmasını söyleyeceğim. Z 40 diyeceğim bu sefer. Inset 0 left eksi kaç piksel? 2 piksel belki, bilmiyorum. Daha sonra top için piksel diyeceğim. Şöyle bottom için de yine piksel diyeceğim. Daha sonra right için de diyeceğim ki eksi 2 piksel büyük bir ihtimal. Bunları deneyeceğim daha sonra. Bir de şöyle tekrar gelip bakalım. Rounded x large diyelim. Evet, şöyle olsun. Ve buraya tekrar yeniden geleceğim. Diyeceğim ki arkadaşım, gölgelendirme için şöyle bir shadow tarzı bir şey yazacağım. Evet, şöyle görmüş olduğumuz gibi griye çevirdi. Şöyle bir shadow yazabilirsiniz. Yani ne yaptım? Direkt gölge ekledim. 0.6'lık opacity ile RGB ile şöyle bir şey ekledim. Bunu isterseniz tabi rengini duruma göre arttırabilirsiniz, azaltabilirsiniz. 7 yapalım. 7 daha iyi gibi, birazcık daha koyu. Tamam, böyle olsun. Buraya kadar tamam. Bu divin içine herhangi bir şey yazmıyorum. Tekrar geliyorum buraya, yeniden bir tane daha div tanımlaması yapacağım. Bu div tanımlamasını yaparken de yine class name şöyle yapalım. Evet, div şuradan class name. Yine aynı şekilde benim şuradaki inset şöyle yapalım. Inset değil, left top bottom rounded x large, şuraya kadar almam gerekiyor. Şunları şöyle direkt alalım. Evet, şöyle tekrar yeniden bakalım. Ve bir de ekstradan buraya BG Yellow 200 diyelim. Evet, olmadı, bir şey gelmedi. Bu divin dışındayız. Gelmiş olman lazımdı. Absolute yapıyı eklemedik tabii biz buraya. Absolute de dememiz gerekiyor. Evet, şöyle baktığımızda sarı, burası da sarı. Aynı şekilde aldı ama dışarı taşmaması lazım. Bir şeyi yanlış yazdık o zaman. Buraya yine inset 0'ı da eklesek düzelir mi? Bakalım hemen. Inset 0. Div. Şöyle bir bakayım. Burada küçük bir div karmaşası olmuş. Şimdi bu div nerede normalde? Bakın, şu div class name. Ben şurada div aç kapat yaptım. Şu divden dolayı karıştırdık. Şöyle yapalım biz.
Normalde ben bu divin hala içinde olmam lazım. Mantıken şurada olmam lazım yani. Tekrar gelip içine yazarsam düzelecektir. Şimdi bir taşma maşma mevzularımız var. Bunları düzelteceğiz zaten. Ben şuradaki şu satırı tek bir şeye çevireyim ki bir daha karışmasın burası. Şöyle tekrar gelelim. Evet, şöyle tek bir satır olsun uzun uzun. Tamam. Daha sonra tekrar şöyle bir hizalamayı alalım. Evet, şu şekilde kullanalım. Evet, video çektiğim için bunlar olabildiğince aşağı alta yazdım ki siz de rahat bir şekilde görün diye. Şimdi şöyle bir baktığımız zaman bakın bir taşma mevzumuz var. Görmüş olduğumuz gibi köşeleri falan büktük ama yeterli gelmemiş anlaşılan. Rounded 3x large'ımız var sanırım maksimum. Evet bakın 3x large. Şurada beyazlık var. O diğer taraftan kaynaklı. Onu çözeceğiz zaten ama böyleyken bile yeterli değil gibi. Bu 3x large 24 pikselmiş. Ben buraya tekrar gelip aynı şekilde 28 piksel dersem tekrar bakalım. Yemedi mi? Yemedi gibi. Rounded 32 piksel diyelim. Evet, 32 pikseli yedi. O zaman ben üst tarafta da yine aynı şekilde rounded 32 piksel diyeceğim. Şurada nerede o arkadaş? Evet, şunu sileceğiz ve burada bunu da söyleyeceğim. Evet, bunu görmüş olduğumuz gibi ki her taraftan sıkıntı olmadan içeri aktarmış olduk. Evet, tasarımımız genel olarak bu şekilde olacak. Başka bunun içinde şimdi bir resim gelmesi gerekiyor. Yine bakın bunun içindeyiz. Yani konteynerimizin içindeyiz. Bakın şöyle göstereyim. Şöyle div'i kapattığım zaman bakın hepsi bunun içinde. Şu yapının içindeyiz. Hala class name'in içindeyiz. Container'ın içindeyiz. Bunun içine rahat bir şekilde yazdım zaten. Şimdi şöyle yapacağız. Ee, bir rnd yazacağım yine. Aynı şekilde bu sefer bu relative'in içine değil. Yani bunun içine değil. Tekrar yine container'ın içindeyim. Burada bir rnd tanımlaması yapacağım. Bu arkadaş da yine aynı şekilde absolut bir yapıda olacak ve z indeksi 20'de olacak. Çünkü üst üste gelsinler diye. RND'yi uzun uzun yazmayacağım. Direkt kopyala yapıştır yapacağım. Üzerinden direkt anlatacağım. RND'nin aynı zamanda yukarı eklemem gereken bir kütüphanesi var. Onu da aynı şekilde eklemem gerekiyor. Evet, şöyle yukarı doğru tekrar çıkayım. Şunu da ekleyelim. Tamam. Şimdi gelelim tekrar RND'ye gösterelim. Şimdi RND'nin default değeri olarak benim height ve width değerlerini almam gerekiyor. Bunları aynı şekilde yazıyorum. Set render yine aynı şekilde width height değerlerimizi yine aynı şekilde almamız gerekiyor. Tanımlamış olduğumuz şu yukarıdaki şu position'ları bakın. Render etmeleri, use state'leri ne yaptık? Bunları atayarak bunları bu şekilde kullanacağız. Ve absolute yapımızın Z20 olduğunu söyleyeceğim. Şunu birazdan tanımlayacağım. Şimdilik silelim. Daha sonra tekrar bir tane içinde image URL, point vesaire burada bir yapımızın olduğunu görüyoruz. Bakın şöyle bir resmimiz geldi. Yüklemiş olduğum resim. Burada rahat bir şekilde oynatabiliyorum. Buranın üzerine geldiğimiz zaman Z20 olduğu için direkt burada resmi büyük bir şekilde görebiliyorum. Bakın taşan alanlar da dışarıda opacitesi bu şekilde ve bu yapımızla bu şekilde rahat bir şekilde bunları ne yapabiliyorum? Görebiliyorum. Şimdi şöyle yapalım tekrar. Mesela evet, şöyle görmüş olduğumuz gibi bunu bu şekilde kullanabiliyorum mesela. Bunu artık ne yapacağım? Next dediğim zaman bu şekilde bana kaydetmesi gerekiyor. Şimdi gelelim bu arkadaşla ilgili birazcık daha çalışmaya. Şimdi normalde bakın bu arkadaşın köşelerinde herhangi bir şey yok. Böyle bu şekilde. Ben bu arkadaşın köşelerine istersen bir şeyler yazabiliyorum. Bunun için bir tane komponent tanımlayacağım. Tekrar bu arkadaşın köşeleri rahat bir şekilde oynasın diye direkt product klasörümüzün içine tanımlayabiliriz. Diyelim ki handle component diyelim mesela component nokta tsx, evet rafc diyelim. Tamam. Bu handle component'i de benim bu arkadaşın köşelerinde kullanabilmem için şöyle bir tane şey var, yazı var. Hemen onu bulup yapıştırayım. Evet, şu bizim şu arkadaş var ya, bunun şu özelliklerinden şunlardan yani buraya yine bir özellik yazmam gerekiyor. Diyeceğim ki şöyle resize handle component diye bir özelliği var. Hemen şuraya tekrar virgül
virgül değil, şöyle direkt yapıştırayım ve şu arkadaşı buraya yükleyelim. Şimdi diyoruz ki biz, hatta rahat gösterebilmek için şöyle yapalım. Ve bunun içinde zaten bu yazıyor. Ve nereye demişiz? Handle component bottom right. Bottom right'ın da bakın görmüş olduğunuz gibi köşesinde bir handle component yazıyor. Ben buranın her tarafına geldiğim zaman her tarafında handle component yazıyor. Ben artık ne yapmam gerekiyor? Burada bu handle component yazan yazıya bir stil tanımlamam gerekiyor. Bu tanımlayacağım stille birlikte bu arkadaş ne olacak artık? Bir yuvarlak işte bir şey olabilir. Burada ona göre bir alan olacak. Hemen şöyle tekrar gelelim, class name diyelim ve bu arkadaşın içi zaten boş olacak. Ve diyelim ki V5 H5 diyelim. İşte köşelerinden full büksün. Rounded full. Yuvarlak olsun. Shadow olsun. İşte border olsun. Background'u white olsun diyelim. Border'ı da zinc 300 diyelim. Mesela evet, şöyle bir tanımlama yapalım. Evet, görmüş olduğunuz gibi şöyle bir şey var. Şöyle geldiğimiz zaman büyütüp küçültebiliyoruz. Birazcık sanki fazla büyük gibi ya da düzeltilebilir. Ne yapabiliriz mesela bunu? V5 değil. V3'e H3 desek nasıl olur? Çok mu küçük olur? Bakalım. Evet. Bu sefer de tam şey değil. Biz yine V4'e V4 diyelim. Tekrar bakalım, olmazsa V5 çok da kötü durmadı. Biraz büyük durdu gibi biraz. Sadece V4 yapalım tekrar. Evet, V4 de fena değil ama V5 kalsın olmazsa. Çünkü tam ortalı gibi duruyor şey olarak. Birazcık daha ortalıymış gibi, tam kaplıyormuş gibi gözüküyor. Daha güzel duruyor. V5 olarak kalsın. Border şunun rengini 200 yapsam nasıl olur? Evet, çok da bir şey fark etmedi. Tamam, bu şekilde olsun. Evet, artık resim ekleme, yani resimimizi yerleştirme işlemini yapmış olduk. Bakın burada ama hiç gözükmüyor bakın. O yüzden dolayı biz bunun rengini en iyisi 300 tekrar yapalım. Bir daha bakalım. Evet, gerçi Z indeksten dolayı gözükmüyor orada. Değil mi? Mantıklı. Ya da ne yapabiliriz? Ee, Şöyle bir denemek istiyorum. Sadece duruma göre tekrar değiştiririm. Evet, bakın burada bu şekilde yaptığımda renk daha belirgin bir şekilde gözüktü. Evet, border zinc 900 800 daha iyi gibi. Tamam, böyle yapıyorum bunu. Tamam, bunu da bu şekilde ayarladık. Şimdi artık buradaki diğer alanlarımızı yaparak devam edebiliriz. Evet, şimdi sayfamızın bu tarafını yaparak devam edelim. Şimdi öncelikle ben buraya bir scroll area yükleyerek başlayacağım. Neden? Çünkü ben yine buranın tasarımını yine 600 piksel olmasını istiyorum. Ve aynı zamanda hiç oynamadan bir scroll çıkartarak işte içinde bir oynama olmasını istiyorum. Bunu yükledikten sonra hemen böyle tekrar geliyorum. Nerede çalışacağız? Burada. Burada kodlarımı yazmaya başlayacağım. İlk olarak ben burada diyeceğim ki H 600 piksel ve bunun içine de scroll area'mı ekleyeceğim. Ve burada relatif bir yapı olması gerektiğini söyleyebilirim. Başka ne söyleyebilirim? Ee, Call span zaten söylemiştim. Flex ve flex call diyelim ve bir de background'a white diyelim. Biz buranın, çünkü içeride radyo butonları vesaire kullanacağım, o yüzden dolayı arka plan rengi her ihtimale karşı bir background round olsun. Hemen tekrar geliyorum, burada scroll area'yı ekliyorum ve daha sonra bu arkadaşın class name'ine relative flex 1 kaplaması için ve overflow auto diyeceğim. Tekrar yeniden geleceğim. Bir tane daha div yazacağım ve bu divin içinde tasarımı yapmaya çalışacağım. Şimdi bu div'e de şunu ekleyelim hemen. Diyelim ki class name px8 padding bottom 12 padding top 8 diyelim. Çünkü birazcık sağdan soldan üstten her taraftan boşlukları verelim. Hatta ilk olarak da bir başlık atarak başlayalım. Diyelim ki customize your case diyelim. Daha sonra bu arkadaşlar bir class name ekleyelim. Font semi bold text 2x large diye. Evet, şu şekilde gel. Tamam.
Hemen bunun altına tekrar yeniden gelelim, bir tane daha div açalım ve diyelim ki class name flex call gap 6 diyelim. Öncelikle ben burada radyo butonlarımı yapmak istiyorum. O yüzden geleceğim tekrar bu radyo butonuna ilgili yazmam gereken bir iki tane şey yazacağım. Aynı zamanda şunları da yine aynı şekilde benim aşağı eklemem gerekiyor. Tabii bu arkadaşları kendime göre düzelteceğim. Ama benim bunun içinde kullanmam gereken bazı veriler var. Mesela value değerlerimiz gibi değerlerimiz var. Biz bunları normalde nerede yazmıştık? Burada yazmıştık. Ben buradaki coloru, materyali, telefon fiyatları gibi değerleri çekmek istiyorum. Bunun için şu şekilde bir options diye ve set options diye bir şey hazırladım. Bunu kullanacağım. Hepsini teker teker use state ekleyerek kullanmayacağım. Tek bir use state'in içinde şöyle toplayacağım ve diyeceğim ki options color diyeceğim, options model diyeceğim, options material diyeceğim ve ben bunları bu şekilde kullanacağım. Hemen bu arkadaşlarına şöyle kütüphaneleri eklememiz gerekiyor. Şunları ekleyelim ve aşağıda kullanmaya devam edelim. Evet, bunları yazdım ve diyorum ki varsayılan değerler her zaman bunlara sıfırıncı indeks olduğunda söylüyorum. Yani ilk değerler her zaman varsayılan olarak gelmesi gerektiğini söylüyor. Şimdi gelelim bizim buradaki radyo buton bölümümüzü yapılmasına. Radyo buton bölümümüzde nerede? Şurada. Bir tane döngümüzün ve bir value değeri gibi değerlerimizin olduğunu görüyoruz. Hemen şöyle bunlara enter enter yaparak gidelim. Şu arkadaşı kullanmayacağım. Şunu şuradan şöyle silebilirim. On change özelliğini değiştireceğim. Yukarıda bir değer yazmayacağım. Value değerimizde bizim yazmamız gereken şey burada öncelikle color alanını yapalım. Bunu seçsin. On change özelliğinde de o yüzden dolayı bir tane val yani value diye bir şey tanımlayalım. Ve diyelim ki şöyle sana gelen val değerinden set edeceksin sen bunu. Ederken birden fazla olabileceği için bir prev yazalım buraya. Diyelim ki parantez üstü parantez nokta nokta prev virgül color virgül val diyelim. Çünkü burası şimdi bunun içinde kullanacağımız şeyler döngünün içinde vesaire olacağı için o yüzden dolayı bu şekilde tanımlamak daha mantıklı olacaktır. Tekrar geliyorum buraya. Aynı zamanda bir tane label ekleyelim. Ve bunu eklerken de label şöyle tekrar yukarı çıkacağım. Evet, şunu kopyalarken şuradaki şu arkadaşın label'ını kullanmayacağım. Hatta field'ı da kullanmayacağım. Bunu da buradan silelim. Label olarak ben Shotgun'ın label'ını kullanacağım. O yüzden dolayı sildim. Ctrl Space'e tekrar geleceğim. Shotgun'ın label'ını buraya ekleyeceğim ve diyeceğim ki color ve varsayılan olarak zaten bir tane değer söylemesi gerektiğini söylemiştik. O yüzden ne yapacağız? Yine biz burada her ihtimale karşılık rengimizi söyleyeceğiz. Aynı zamanda rengimiz değiştiği zaman da zaten ne yapacak bize? Options'la birlikte bunları söyleyecek. Şimdi gelelim buradaki döngümüze. Burada plans diye bir şeyimiz yok. Zaten colors'umuzu döndüreceğiz ve bunun ismi de color olsun. İçeride color diye erişeyim. Ve buradaki bu arkadaşı şöyle silelim. Ve diyelim ki radyo grup nokta option diyelim. Ve burada bir tasarım yapmaya çalışalım. Öncelikle benim bu arkadaşa zaten muhakkak bir tane key vermem gerekiyor. Key değerimizde color'dan gelen label olduğunu söyleyelim. Daha sonra value değerimiz için color olduğunu söyleyelim ve burada bir class name tanımlaması yapmam gerekiyor. Onun dışında bunun içinde yazması gereken, gözükmesi gereken bir şeyler olması gerekiyor. Şu anlık şöyle bir şey yazalım. Ne oldu, ne bitti? Şöyle bir bakalım hemen projemize. Evet yeniliyor. Şu an bir sıkıntı var diyor. Şuna bir içine değer yazmadım. Belki ondan dolayıdır. Tekrar şöyle yeniden bir bakalım. Evet görmüş olduğumuz gibi bu şekilde geldi. İşte benim mantıken bu arkadaşların yan yana olmasını istiyorum. O yüzden ben buraya tekrar bir tane daha div açıyorum. Ve colors'u bu divin içine almam gerekiyor. Hemen tekrar geleceğim ki flex row gap 4 diyelim. Bakalım ne oldu. Tamam bu şekilde olsun. Bir de margin top 4 diyelim. Şöyle birazcık da yukarıdan boşluk versin. Tamam. Şimdi hemen burada bir tasarım yapalım. Buraya tekrar geliyorum, hemen bir class name ekleyelim ve diyelim ki şimdi şöyle yapacağım. Şuna geçeceğim tekrar, şöyle bundan ekleyeceğim. Hatta CN kütüphanesini de ekleyebiliriz. Birleştirme operatörü şeyi bunu yazalım. Şöyle CN'nin kütüphanesi de yüklensin. Ve buraya şu tuhaf tırnakları ekleyelim ve diyelim ki BG şundan ve color'un
TV'sini bana yazdır diyelim. Daha sonra aynı zamanda H8, V8 yuvarlak şekilde olmasını istiyorum. Ben bunları rounded full border bilek ve border opacity 10 diyelim. Evet, şöyle bir şeyler oldu. Şimdi bakın, ben bunlara tıkladığım zaman üstteki yazı değişiyor. Tabi şu an içindeki değerler vesaire pek düzgün bir şekilde gözükmedi. Şöyle yapalım. Hemen şu MT3 bir de şuna space X3 desek, zaten bu aralardaki boşluklardan dolayı ama olmadı. H8 V8 round full dedik. Normalde bir şeyler gelmesi gerekiyordu. Biz şurada hemen bir class name tanımlayalım. Olmazsa aktif olanı için ve normal olanı için bir şeyler söyleyelim. Ondan sonra tekrar yeniden burayı olmazsa düzeltiriz. Tekrar gelip buraya diyelim ki bir parantez bir de evet şöyle. Evet, bir tane süslü parantez açacağım ve diyeceğim ki aktif ve aynı zamanda checked değerler olabilir. İsimlerini o yüzden bu şekilde yazalım. Tekrar gelin, burada bir tanımlama yapalım. Diyelim ki yine CN kütüphanesini kullanacağız. Parantez açıyorum. Evet, burada diyeceğim ki relatif bir yapı olsun. M 0.5 diyelim. Kursor pointer üzerine geldiğimiz zaman bir şeyler gözüksün. Item center, justify center, başka rounded full diyelim yine aynı şekilde. Evet, bakalım, şu anlık herhangi bir şey yok. Evet, şöyle devamında devam etmem gerekiyor. Tekrar buraya gelelim, diyelim ki border 2 padding 0.5 diyelim şöyle tekrar. Evet, şöyle tıkladığım zaman bir şeyler oluyor aslında ama tabii içindekiler gözükmüyor. Şöyle yapalım tekrar. Biz buraya tekrar bunun içine yeniden bir tane bir virgül ekleyeyim. Şöyle. Evet, şurada virgül. Burada üstü parantezde şartımızı yazalım. Diyelim ki şöyle. Ee, şöyle daha doğrusu. Evet, border diyeceğiz ki bundan ve benim, evet, bundan değil, pardon, şundan diyeceğim ki color nokta tv ile renklerini aynı şekilde söyleyeceğim ve burada şöyle yapacağım: aktifse ya da checked'sa şeklinde bunları ekleyeceğim. Evet, pek şey şeklinde güzel durmadı. Neden durmadı? Normalde burada H8 V8 rounded full dedik. CN aslında bir sıkıntı olmaması gerekiyor. Ya zannetmiyorum ama şu tırnaklarla alakalı diyelim bakalım. Bir Shift F5 atayım. Şöyle bir şey olmadı. Şöyle bir buradaki sayıları değiştirelim. H12 yapalım. Ve 12 yapalım. Sanırım şuna flex diyeceğim. O yüzden dolayı olmadı. Şuraya flex dersem evet, bunlar bu şekilde geldi. Şimdi burada sadece bilek rengimiz çalıştı. Diğerleri neden çalışmadı? Şöyle tekrar bir daha bir gelip bakalım. Zinc 900, aslında herhangi bir sıkıntımız yok gibi şeylerle ilgili, renklerle ilgili. Zinc Blue 900 diyelim. Evet, şöyle tekrar Shift F5 atayım. Yani aslında bir sıkıntımız yok gibi. Şöyle yapalım. Ben tekrar buraya gelip BG Zinc, evet, böyle yazsam bu da gider. Peki buna yazsam şöyle yapacağım. Buradaki bu BG'yi sileyim buradan. Ya bu birazcık sorun çıkartıyor gibi gözüküyor. Evet, şöyle yaptığım zaman gözüküyor. Ama bu sefer de border'da problem olacak. Ee, tekrar şöyle yapalım. Aslında çalışıyor.
Bakın şu an tekrar cache'lere göre mi çalışıyor? Ondan da çok emin olamadım. Shift F5 atacağım şöyle. Hatta çerezlerimi bir şuradan hemen şöyle bir sileceğim. Olmazsa ona göre bir alternatif bir sorun ya bir şey düşünmem gerekiyor benim bununla ilgili. Evet, normalde çalışıyor. Bir sıkıntı yok gibi gözüküyor. Biz bu tarafa da olmazsa yine aynı şekilde yapalım. BG ROS diyelim. Tekrar BG diyelim şöyle bunlara da. En azından renkler gelsin şu an. Eğer ki sorun olursa benim bunları buradaki global CSS dosyasında ekstradan bir tanımlama yaparak yine aynı şekilde kullanabilirim. Ama şu an bunu sadece böyle yaparak getirebiliyorum. Evet, ya da belki benim tarayıcı ile ilgili vesaire bir şeyle ilgili bir sorun olmuş olabilir. Hemen şöyle tekrar bir bakalım. Tamam. Şimdi ben buradaki bu arkadaşların boyutlarını hemen tabii ki 8'e 8 şeklinde değiştireceğim. Daha sonra şu gap 4'ü buradan kaldıralım. Sadece space ile ilgili bu boşluklarımız olsun. Ve bu arkadaşların aynı zamanda burada borderlar ile ilgili bir tane de renk söyledim ben. Bunun da yine aynı şekilde çalışmadığını görüyoruz. Görmüş olduğumuz gibi. Bunu da şöyle sileyim. Tekrar buraya yine aynı şekilde geleyim hepsinin başına. Evet. Şöyle deneme ama test amaçlı. Evet, şöyle ekleyelim. Buradan şunu da sileyim. Evet, şu an aslında bu bakın bu da çalışıyor. Bir sıkıntı yok. Ama bir şeyle alakalı olmuyor. Şöyle yaptığımız zaman tekrar çevirdiğimiz zaman bakın şu an görmüş olduğumuz gibi çalışıyor. Üst taraflarda bu şekilde gözüküyor. Cache'lerle ilgili bir sorun olabilir ya da Tailwind config dosyası ile ilgili bir sorun olabilir. Bunu tekrar zaten deploy ederken bir sorun olursa o zaman tekrar ne yapılabilir? Düzeltilebilir. Ama şu an için bizim en azından işimizi bu şekilde çözmüş oluyoruz. Onun dışında ben bunun altına bir tane daha şey eklemek istiyorum. Drop down menü eklemek istiyorum. Ekleyeceğim bu menüde de benim aynı zamanda ne olacak işte modellerim olacak. Hemen bu arkadaşın bitmiş olduğu yere şöyle gelelim. Label, radyo grup. Evet, şu arkadaşı şöyle küçülteyim. Tekrar geleyim. Bunun için yeniden bir tane daha div yazalım. Class name relative, flex call, gap 3 ve full diyelim. Sonra tekrar geleyim. Ben burada dediğim gibi bir tane şey kullanacağım. Öncelikle bir tane label yazalım ve içine model diyelim burada yazı olarak. Bu şekilde olsun. Şuradaki gibi. Hemen buraya Shotgun'da daha önce kullanmış yüklemiştim. Zaten buradaki drop down menümü istiyorum. Hemen tekrar geleceğim. Şuradaki şu kütüphanesini yukarı alacağım. Evet, sonra şurada bir tane örneği alıp kendime göre ben bunu düzelteceğim. Hemen aşağıdan bulalım yerini. Evet, şöyle Ctrl 9'a hizalayacağım. Tamam. Şimdi ben burada bir tane S-Shield diyeceğim ve ben burada bir tane buton kullanmak istiyorum. Hemen buraya tekrar geleceğim. Component UI buton, bunu kullanacağım. Bunu kullanırken bu butonun birden fazla özelliği var. Mesela variant özelliğine outline gibi bir özellik ekleyebileceğimizi söylemiştik. Ama onun dışında rol diye bir özelliği daha var ve ben burada buranın combo box gibi çalışması gerektiğini söyleyebilirim. Ve class name'ine v full deyip ve justify between diyebilirim. Sonra tekrar yeniden gelip ben burada options, evet, neden gelmedi, options nokta model nokta label diyerek ilk değerde ne yazıyorsa yine aynı şekilde gelip bunu burada yazdırabilirim. Evet, üst parantezi şöyle sildik yanlışlıkla. Şöyle yaparsam sorun olmayacaktır sanırım. Evet, şurada pardon yanlış oldu. Şuraya ekleyeceğiz. Ops. Evet, şu arkadaş şuranın tamam. Yeniden bakalım. Evet, şöyle görmüş olduğumuz gibi bir sorunu yok. Şimdi tabii bir kayma sorunu gibi bir iki tane bir şey var, hemen bunları halledelim. Şu label'ı şuraya yazarsam nasıl olur? Bakalım. Tamam. Başka aslında burada olsa da sorun olmaz. Şurada Fidek Joe yazdığımız için büyük bir ihtimal sorun. Şimdi bunun içindeki değerleri benim yine aynı şekilde düzeltmem gerekiyor. Burada bir modelse ilgili bir şeyler döndürmem gerekiyor. Şimdi ben bu options'ın yanına bir tane ikon eklemek istiyorum. Hemen buraya tekrar gelip diyeyim ki chevron up down iki tane bir şey olsun, ikon olsun bu şekilde. Yukarı ve aşağı olan ikonlardan ML2 H4 V4 diyelim.
Onun dışında shrink 0 ve opacity'si birazcık az olsun. Evet, şöyle tanımlayalım. Evet, buna tıkladığımız zaman buradaki bu arkadaş açılıyor. Şimdi gelelim burada bunu hemen bir döngüye sokmaya. Şimdi bizim burada content'in içinde label'ımız var, separatörümüz var. Bunları kullanmayacağız. Biz bu menü item'lardan bir tanesini burada döndüreceğiz. Hemen tekrar buraya geliyorum. Süslü parantez diyeceğim ki models nokta map parantez model olarak gönderelim. Ve diyelim ki şöyle, evet, bunun içine bu tasarımı ekliyorum. Şimdi benim buna zaten öncelikle vermem gereken değerlerden bir tanesi key olmalı. Hemen modelin içindeki label'ı verelim. İçinde bir yazı var zaten, burayı değiştirmemiz gerekiyor. Şöyle yapalım. Evet. Heh, tamam. Şöyle, hatta buraya bir class name diyelim ve class name'de de bu arkadaşın yine cn'yi ekleyelim. Evet, cn tekrar parantez açalım. Evet. Şimdi ben burada neden cn'yi ekledim, birazcık değişiklikler yapmak istiyorum. Şimdi normalde hangisi seçiliyse seçili olan arkadaş, mesela iPhone X yazıyor ya, iPhone X olan arkadaş aynı şekilde burada gözüksün istiyorum. Tabii ben aynı zamanda burada bu profil yerine model nokta label diyerek değeri de yazdıracağım ki burada bunları göreyim. Şimdi ben mesela burada herhangi bir değeri seçtiğim zaman burada gözükmesini istiyorum. Ve aynı zamanda değiştirdiğim zaman buradaki zaten şeyin de değişmesi gerekiyor. Bunun için buraya öncelikle bir tane on click yazarak şunu halledelim olmazsa. Diyelim ki on click parantez tekrar şöyle tekrar süslü parantez, bunu bir set edelim öncelikle. Onu görelim. Sonra da tasarımını düzeltelim hemen. Set options diyelim. Prev tekrar şöyle parantez üstü parantez ve diyeceğiz ki nokta nokta prev virgül model diyerek biz bunu atayacağız. Evet, artık herhangi birini seçtiğim zaman burası değişiyor. Şimdi hangisi seçiliyse o arkadaşın rengi de değişsin istiyorum. O yüzden dolayı buraya cn'yi yazdım. Burada diyeceğim ki öncelikle flex tek sm diyeceğim. Gap 1 diyeceğim ve buranın bu arada boyutlarını falan da birazcık ayarlayacağım. Item center diyeceğim. Tamam, bu şekilde olsun. Tekrar virgül ekleyeceğim ve diyeceğim ki üstü parantez ekleyelim. Background link 200 olsun. Model nokta label eşitse options'tan gelen model nokta label'a bana background linki 200 şeklinde yapsın. Evet, görmüş olduğumuz gibi hangisi seçiliyse artık onu yapıyor. Şimdi ben bu arkadaşın aynı zamanda boyutuyla ilgili oynamak istiyorum. Ben buraya v full dediğim zaman bu arkadaş birazcık sorun yaratıyor. O yüzden dolayı ben buraya v72 diyeceğim şöyle. Bakın bu şu an burada bir sıkıntısı yok. Sayfamı büyüttüğüm zaman bir sıkıntısı var mı ona bakalım. Evet, bakın LG'de o zaman şöyle olması lazım. LG'de V96 idi sanırım. Evet, V96 iş görüyor. Hemen şöyle diğer varyasyonlarını düşüneceğim. Bakın burası sanırım MD. O zaman MD'de V72 olsun. MD değil miymiş burası? Şöyle diyelim. MD değilmiş sanırım. Evet, şöyle bir sayfamı yenileyim. Emin olalım. Şöyle tekrar bakayım. Evet, burada da mesela şey. Diyelim ki biz buraya mesela burası şey V72 diyelim burada. Mobildeyken bir sıkıntı var mı? Yok. Mobildeyken normaldeyken V96 desem şöyle teker teker test edelim. Evet, V96. Evet, yanlış tıkladım sanırım. Şöyle birazcık sayfamı büyüteyim. Burada birazcık fazla büyük oluyor. Burası sanırım MD ya da SM olması gerekiyor. MD'de V72 olsun. SM'de V72 olsun. Evet, birazcık daha şöyle büyütelim. Buralar da aslında MD diye geçiyor olabilir. Ya da şöyle yapalım bir de. LG'de V96 diyelim tekrar. Burası da LG diye geçiyor anlaşılan. LG değil 2x-'da 90, x-'da 96 dersem bana sorun çıkartmayacaktır. Evet. Bunları aslında sayfaya sağ tıklayarak incele diyerek şuradaki, bakın şurada bir yerde sağ köşe üst köşede bir miktar yazıyor. Buna bakarak aynı zamanda table
CSS sitesine bakarak oradaki screen ayarlarına göre yapabilirsiniz. Ben direkt tabii şu an değerleri aşağı yukarı tahmin ederek direkt bu şekilde yazdım. Dediğim gibi bunu da bu şekilde aslında ayarlayabilirsiniz. Bunu yapmış olduğumuz gibi ben bir de bu arkadaşın yanına, aktif olanın yanına bir de şey eklemek istiyorum. Check butonu eklemek istiyorum. O yüzden dolayı tekrar buraya yeniden bir tane daha geleyim. Model şeyin içine diyelim ki check konu olsun. Ama class name'inde diyeceğim ki işte evet şöyle CN kütüphanesi yine aynı şekilde her ihtimale karşılık MR2 H4 V4 diyelim. Virgül daha sonra model label ve bu buna eşitse o zaman bana şunu yapacaksın. Eğer ki eşitse bana opacity %100 diyeceksin. Yani göstereceksin. Ama yok değilse de o zaman da opacity'mizi 0 diyerek göstermeyeceksin. Evet bir yerde bir hata yaptık sanırım. Hemen bakalım. Model eşittir. Bunun içindeyiz. Tekrar şöyle kaydedeyim. Evet şöyle direkt düzelttim hemen. Şu şekilde check diyerek bunu yine aynı şekilde ekledim. Tekrar buraya gelip aynı şekilde tıklayıp seçtiğimiz zaman bunda sorunsuz bir şekilde olduğunu görüyoruz. Herhalde şurada bir yerde bir hata yapmışım. Direkt düzelttim şeyden önceki yazdığım koddan bunu da bu şekilde ayarladık. Şimdi yine aynı şekilde buranın altına devam edeceğim. Materyaller ve işte diğer bölümle devam edeceğiz. Evet şimdi kalan bölümlerimizde yine aynı şekilde devam edelim. Şimdi biz bunlarda herhangi birini seçtiğimiz zaman bu arada şu rengimizde kahverengi bir ton. Bunu sarıya çevirelim. 200 yapalım şu şekilde olsun. Bunlardan ben herhangi birini seçtiğim zaman benim burada artık bir değişiklik olması gerekiyor. Biz zaten buna ne dedik burada? İlk başta dedik ki şu yukarıda daha doğrusu varsayılan olarak birinci indeksteki renkleri alacaksın dedik ve Changeit özelliklerine de bunu aynı şekilde ekledik. O zaman ben burada options color.tv'yi background olarak verebilirim. Uzun uzun burayı tekrar düzenlemekle uğraşmayacağım. Direkt şöyle kopyala yapıştır yapacağım ve şöyle ekleyeceğim. Yine aynı şekilde classlar vesaire aynı CN kütüphanesine ekledim sadece ve şuraya da ne yaptım? Bunu aynı şekilde sadece ek olarak yazdım. Artık bunlarda herhangi birini seçtiğimiz zaman görmüş olduğumuz gibi sorunsuz bir şekilde renklerimiz değişiyor. Buraya kadar tamam. Şimdi ben buranın en alt kısmına aynı zamanda şuraya sabit olarak fiyatlarımı ekleyeceğim. Neden fiyatı ekleyeceğim ve bir tane de buton ekleyeceğim. Neden fiyatlarımı öncelikle ekliyorum? Burada şimdi benim normalde Materials diye bir bölümüm var ve ben bunlara tıkladığım zaman şuradaki yukarıdaki fiyatlara göre değişmesini istiyorum. O yüzden öncelikle biz buranın tasarımını yaparak başlayalım. Bunun tasarımı en aşağıda sabit olarak kalsın istediğim için scroll area'nın altına yazarak devam edeceğim. Hemen buraya tekrar gelelim bir tane div ekleyelim ve full işte birazcık boşluklar vesaire bir şeyler verelim. Background'una da yine white diyelim. Buranın da yine bu şekilde olsun. Tekrar yeniden geleyim. Bir tane div ekleyeceğim. Bu div şöyle olacak. H.pixel diyeceğim. Ve full ve background zinc 200 diyeceğim. Bu benim sadece bu aşağı tarafta şöyle bir çizgi işlemimi görecek. O yüzden dolayı. Tekrar yeniden gelelim buraya. Yeniden bir tane daha div yazalım ve diyelim ki class name ve full kalan bölüm için full flex justify end diyelim ve item center diyelim. Tekrar yeniden gelelim bunun için. Bir tane daha div yazalım. Diyelim ki class name ve full flex yan yana olacak şeyler var. Gap 6 diyelim. Item center diyelim. Tekrar gelelim. Ben buraya öncelikle bir tane P yazayım. Ve burada bizim daha önceden eklemiş olduğum utility dosyama olan format price'ımı kullanacağım. Çünkü ben burada fiyatı yazdıracağım. Fiyatı yazdırırken ben telefonum için normalde ne demiştim? Phone base price diye bir değer tanımlamıştım. Artı diyeceğim options nokta finish nokta price diyeceğim yine artı aynı şekilde options nokta material nokta price diyeceğim. Ve daha sonra bunu
diyeceğim ki şöyle 100 yazacağım. Şimdi şöyle yapalım. Şuradan tekrar gelelim. Evet, şunları şöyle yapalım. Tekrar şöyle yapalım. Evet. 100 niçin yazıyoruz? Basamak değerinden dolayı yine aynı şekilde gelip buraya yazdıracağım. Şu an değeri 12 dolarmış. Benim zaten normalde base fiyatım 12 dolar. Şu an biz bunlarda herhangi birini seçmediğimiz için fiyat değişmedi. Biz de yine aynı şekilde ne yapacağız? Bunu söyleyeceğiz. Şimdi biraz daha seçtiğimiz zaman zaten buradaki arkadaşlar da otomatik değişmesi gerekiyor. Hemen buraya bir class name yazalım ve diyelim ki font semi bold diyelim. Sadece bence yeterli. Tamam. Şimdi bunun yanına aynı zamanda bir tane de buton eklemek istiyorum. Bizim şu yine aynı şekilde butonumuzu ekleyelim. Bu butonumuzun size özelliğine SM diyelim. Başka ne özelliğimiz var? Class name özelliğimize v full diyelim sadece. Ve içinde de continue yani devam et yazsın. Hatta yanına bir tane de arrow right diye bir ikon ekleyelim. Ve diyelim ki class name h4v4 margin left 1 ve inline yazalım şöyle. Evet, şu şekilde bunu da ne yaptık? Yanına ekledik. Buraya kadar tamam. Artık buna tıkladığımız zaman diğer sayfaya gidecek. Şimdi gelin biz buradaki diğer alanlarımızı yapmaya. Bunları nerede yapacağız? Ya scroll area'nın içinde yapacağız. Bizim burada bir tane radyo grupluk bir alanımız var. Pardon, şöyle radyo grubu kapatayım. Daha sonra burada bir tane de neylik alanımız var. İşte şuradaki şu alanımız için bir alan var. Şimdi buraya tekrar yeniden geleceğim ve bir tane div yazacağım. Ve bu divin içinde yine aynı şekilde tanımlamamı yapacağım. Şimdi ben daha önce bu değerleri yukarıda çektim zaten. Şunları çektik yani. Ben bunları şimdi ikisini tek bir tane map ile döndürmeye çalışacağım. Ve map ile döndürürken de diyeceğim ki arkadaşım şu isimlerle tanıyarak ben bu arkadaşlara erişeceğim diyeceğim. Hemen materials diyeceğim ve finish'ı buraya ekleyeceğim ve nokta map diyeceğim. Tekrar parantez, bir parantez daha ve süslü parantez açıp bunun içinde name değeri ve options diye bir değer olacağını ve ben bu options değeri karışıklık olmasın diye select table options diye bir değerle erişeceğimi söyleyeceğim. Sonra şuradan sonra tekrar bir tane şey açacağım ve burada tasarımı yapmaya çalışacağım. Burada yine aynı şekilde bir radyo grup kullanarak devam edeceğim. Hemen şöyle tekrar gelelim, bir tane radyo grup diyelim. Ben bunu döndüreceğim sonuçta. Şöyle tekrar gelelim, yani ikisi için de bunu döndüreceğim. Tek bir şey map'te yapmaya çalışacağım. Tekrar buraya gelelim. Diyelim ki key özelliği için name ekleyeceksin. Daha sonra value özelliği için yine diyeceğiz ki options'tan gelen name, bunu söyleyeceğiz. Daha sonra tekrar yeniden geleceğim. On change özelliği içinde bana one, yine aynı şekilde tekrar süslü parantez, burada diyeceğim ki set options. Tekrar yine aynı şekilde ismi prev diyeceğim ve değişme işlemi için yine standart diğer tarafta yapmış olduğumun aynısını yapacağım. Diyeceğim ki yine aynı şekilde prev virgül ve değer olarak da benim burada bu sefer birden fazla olduğu için yine ve burada birden fazla bir tanımlama yaptığımız için name'i dizi şeklindeymiş gibi yazacağız ve value şeklinde söyleyeceğim. Sonra tekrar gelelim biz bunun içinde bir şeyler göstermemiz gerekiyor. Ben o yüzden dolayı şuraya bir label yazacağım ve diyeceğim ki bana name slice ile keseceğim. Bana sadece 0 ve birinci değerleri getir ve getirirken büyük harflerle getir diyeceğim. Aynı zamanda artı diyeceğim, name nokta slice, bana birinci indeksi yazdırman gerekiyor diyeceğim. Hemen şöyle bakalım, materyal ve finish bize ne yaptı? Bunlara birinci indekslerini bu şekilde yazdı. Şimdi ben bu materyal ve finish'i aşağı tarafta ne yapacağım? Bir tasarımla göstermeye çalışacağım. Hemen şuraya tekrar geliyorum. Bir tane div class name margin top 3 space y4 diyelim. Boşluklar için. Sonra burada şu tanımlamış olduğumuz şu arkadaşı tekrar yeniden burada bir map'e sokacağız. Diyeceğiz ki map, bu sefer ismin iki tane parantez option olsun ve şöyle tekrar şöyle, yok şöyle, ve burada ne yapacağız? Yeniden bir tane daha radyo grup çağıracağız. Yukarıda başlık işini yaptık. Burada da ne yapacağız? Bu arkadaşın işlemini yapacağız. Aslında radyo grup nokta option diyerek işlemlerini yapacağız desek daha doğru olur. Şimdi ben burada yine bu arkadaşın içinde göstermem gereken şeyler olacak.
Onun dışında yine aynı şekilde benim burada bir key gibi değerler vermem gerekiyor. Bunları teker teker verelim. Şu arkadaşı şöyle küçülteyim, daha rahat gözüksün. Tamam. Hemen buraya tekrar geleceğim. Key diyeceğim. Option nokta value. Ee, Value değerimiz için de yukarıda tanımlamış olduğumuz yine aynı şekilde option'ı söyleyeceğiz. Class name diğer taraflarda yine yapmıştık, aynı zamanda aktifse ve rengini vesaire değiştirmek istiyorsak yine aktif ve virgül checked diyerek iki tane değer tanımlayacağım. Tekrar yeniden buraya geleceğim. Şöyle. Evet ve burada ne tanımlamak istiyorsam söyleyeceğim. Ben burada yine CN'yi kullanacağım tabi birleştirme işlemi için ve buraya bir tasarım yapacağım. Tasarımı yaparken şöyle diyeceğim. Daha doğrusu şöyle yapalım. Tekrar öncelikle şurada bir tasarımım olacak. Bu tasarım bittiği zaman burada bir de şartımız olacak. Bunları söyleyeceğiz. Şartımız için şunu söyleyelim. Diyelim ki border my color yüzü kullanacağım. Neden yüzü kullanacağım? Çünkü seçildiği zaman benim sistemin rengi yeşil. O yüzden dolayı yeşil şekilde gelsin. Ve aktifse ya da checked'sa bana ne yapacaksın? Bu değeri ona göre göstereceksin diyeceğim. Buraya yine relative blok vesaire bir şeyler yazmam gerekiyor. Yukarıdakinin hemen hemen aynısı zaten. Ben yine aynı şekilde şöyle direkt kopyala yapıştır yapacağım. Uzun uzun yazmayacağım. Şöyle yine göstereyim. Bu şekilde tanımlayacağım. Kaydettiğim zaman herhangi bir hatamız yok ve ama şurada görmüş olduğumuz gibi 4 tane alanımız oluştu. Şimdi ben bu 4 tane alanımızın tabii ki içi boş. Aynı şekilde geleceğim. İçlerini dolduracağım buranın içinde. Diyeceğim ki buraya hemen bir tane span class name flex item center, tekrar gelelim bir tane daha span yazalım ve bunun içine tekrar class name flex call text tm diyelim. Tekrar gelelim bir tane radio grup nokta label. Evet, bunu kullanacağım bu sefer. Tekrar şöyle gelip kapatalım ve burada diyeceğim ki option'ın içindeki label'ı bana yazdır diyeceğim. Evet, değerlerimiz geldi. Bunlarda herhangi birini seçtiğimiz zaman bakın aynı zamanda yeşil ifadesiyle geliyor. Ben tabi birazcık daha bu arkadaşı süsleyeceğim. Hemen şu label'a gelelim. Diyelim ki class name ekleyelim. Font semibold diyelim. Başka text gray 700 diyelim. Evet, şu şekilde olsun. Sonra yine aynı şekilde şimdi bizim normalde burada font case kısmımızda aynı zamanda description alanlarımız var. Ve diyeceğim ki bakın bunda undefined yazıyor. Bu arada diyeceğiz ki eğer ki description alanlarında bir şeyler varsa bana o zaman ne yapacaksın? Burada onları yazman gerekiyor diyeceğiz ve onları aynı şekilde burada yazdıracağız. Bunun için label'ın altına tekrar geldim ve burada diyeceğim ki pardon şöyle option nokta description, eğer ki varsa ne yapacaksın bana o zaman? Bunu yazdıracaksın diyeceğiz. Yazdıracağımız şey de yine aynı şekilde. Hatta şunu da yapmamız lazım. Eğer ki yoksa da null yazsın bana diyeceğiz ve burada da yine tekrar geleceğim. Radio grup nokta description aç kapat ve bunun içine nasıl bir tasarım yapmak istiyorsak söyleyeceğiz ve içinde yazdırmamız gereken şey zaten option içindeki description olmalı. Evet, şöyle hizalayalım. Bakalım ne oldu. Evet, bakın şunların da içinde herhangi bir şey olmadığı için bir şey gelmedi ama bunlarda görmüş olduğumuz gibi bir şeyler geldi. Hemen bu arkadaşı da şöyle birazcık süsleyelim. Diyelim ki class name text sm diyelim bence. Bakalım. Pek şey olmadı. Bunlara da text sm demiştik sanırım. Şuna text sm'nin bir büyüğü neydi acaba? Bakalım. Base'miş. Base diyelim. Birazcık zor sığıyor. Şöyle yapalım. Burası sm kalsın. Sm'den bir küçük bir şey var mıydı? Ona bakayım hemen. Sm xs diyelim. Evet, xs daha küçük. Daha belli olacaktır. Yine aynı şekilde bu arkadaşın rengini vesaire değiştirmek isteyebiliriz. Text gray 600'de bunlara söyleyelim. Evet, bence güzel gibi. Onun dışında buraya herhangi bir ekleyeceğim bir şey kalmadı. Aynı zamanda bakın tıkladığımız zaman burada fiyat olayını da zaten ayarlamıştık. Bunları ne yaptık? Bu şekilde tüm
işlemlerimizi yaptık. Artık continue dediğimiz zaman bunları kayıt işlemlerini yaparak devam edeceğiz. Küçük bir bug'ımız var. Bunu düzeltmek istiyorum. Öncelikle Node Modules dosyamızdaki şu Prisma dosyasını silmem gerekiyor. Onun için ama öncelikle benim buradaki terminal sayfalarını kapatmam gerekiyor. Hemen buradaki bu terminal sayfalarını kapatıp aynı şekilde bu Prisma dosyasını siliyorum. Neden dolayı? Çünkü benim buradaki bu renklerim her Prisma dosyasını sildiğimde vesaire benim için problem yaratıyor. O yüzden dolayı benim ne yapmam gerekiyor? Bunlarla ilgili bir düzenleme yapmam gerekiyor. Şimdi ben buraya öncelikle şöyle tekrar gelip bakacak olursak app klasörümüzün içinde out ne demiştik? Şöyle tekrar göstereyim. Component, product, phone case. Evet, burada demiştik ki yellow rengi. Benim ama şemamda yellow rengimde yok. O yüzden dolayı tekrar geleceğim buraya. Yellow rengini ekleyeceğim. Bunları da ekledikten sonra başka nelere ihtiyacım var? Şimdi şöyle yapacağım. Benim normalde bir tane daha hatam var. Bunu düzeltelim. Şimdi şöyle şu şekilde dosyalarıma gelip bakacak olursak benim bu telefonumun boyutu da özellikler dersem güvenlik ayrıntılar 896'ya 1831. O yüzden dolayı ben buradaki bu aspect radyoyu da tam olarak tam aynısını alsın diye hepsini aynı değere getirmem daha mantıklı olacaktır. Ben aşağı yukarı bir değer girmiştim. Bunları da yine aynı şekilde düzeltmek mantıklı olacaktır. Şöyle tekrar bakıyorum. 896'ya 1831, tamam. Diğer tarafları da yine aynı şekilde benim düzeltmem gerekiyor. Başka, evet, şöyle bunları yine aynı şekilde düzelteyim, bana problem yaratmasınlar. Bunu da düzelttik. Sonra başka ne hatamız var? Buradaki bu ayarlar hatamız var demiştik. Bunun için tekrar buradaki bu alanıma geliyorum. Şuraya tekrar bir virgül tv border diye bir tane daha alan ekleyelim. Ve buna da string türünde olduğunu söyleyeyim. Tekrar yeniden bunlara geleceğim. Başlarına bg ekleyeceğim. Kullanırken başlarındaki bg'yi sileceğim ve bu şekilde kullanacağım. Ve bir de aynı şekilde tekrar buraya virgül ekleyeceğim. Aynı renkten benim bir de buraya eklemem gerekiyor. TV border. Bu sefer diyeceğim ki border slash aynısı. Tekrar yine aynı şekilde TV border 2 nokta. Tekrar yine aynı şekilde bunlardan teker teker hepsini ayarlayacağım. Şöyle yanlış yaptık. Şuraya da yine aynı şekilde TV border. Renk olarak da yine bunları hemen şöyle düzeltiyorum. Evet, bunları yaptıktan sonra hemen aynı şekilde kodlarımı da buna göre düzeltmem lazım. Buraya tekrar gideceğim. Benim buradaki design bölümümüzde şu BG'leri buradan kaldıracağım artık. Burada zaten BG var. Birazcık daha aşağı inelim. Tekrar bakalım. Şurada border var. Border'ı buradan kaldıracağım. Yerine diyeceğiz ki TV border diyeceğim. Tekrar şuraya gelelim. Şunu aynı şekilde gelip kaldıralım. Başka kaldı mı? Şöyle sayfamı yenileyim bir yandan. Tekrar şöyle bir bakalım. BG Zinc diyor. 200. Burası neresiydi? Drop down menü, burayla bir işimiz yok. Tabii projemi çalıştırmadım. Şöyle tekrar geleceğim, bir bakacağım. BG slash diye şöyle bakalım. Şöyle yaparsam sanırım gelecektir. Evet, böyle yok. Tekrar borders diye şöyle bir aratma yapalım. Border'la da ilgili düzeltmem gereken başka bir şey varsa onları da düzeltip tekrar projemi yeniden başlatacağım. Evet, hemen projeme tekrar yeniden terminal npm öncelikle şu şemamızı şey yapalım. npx prisma db push diyelim. Ve daha sonra aynı şekilde npm run dev diyerek projemizi başlatalım. Evet, generate yapmadan buraya otomatikman ekledi mi, bunu da bir kontrol etmek istiyorum. Bir de generate yapmamız gerekebilir, bir bakalım. Evet, buraya kendinden zaten generate ediyor, bir problem yok. Tekrar npm run dev diyelim. Yeniden şu şekilde projemize bakalım. Renklerimizle ilgili, yani her çerez silindiğinde ya da bir şey olduğu zaman bizi her seferinde böyle uğraştırmaması gerekiyor. O yüzden bizim bunları düzeltmemiz gerekiyor.
Evet, şu an görmüş olduğumuz gibi düzeltti. Şu an bir sorun kalmadı. Bunu bu şekilde yapmak daha mantıklı olacaktır. Çünkü diğer türlü zaten daha önce de gördüğünüz problemler oluyordu. Bunu bu şekilde düzelttik. Şimdi artık diğer alanlarımızı Continue'ye bastığımız zaman buradaki resmi kaydetme alanımızı, yani bu resmi kaydetme alanımızı ve bunu veri tabanı kaydetme işlemleriyle devam edebiliriz. Evet, şimdi şemamıza baktığımız zaman bizim normalde kaydetmemiz gereken birden fazla şey var. Şimdi normalde telefonla ilgili işlemlerimizi yaptığımız için bizim şu arkadaşlar aynı şekilde kaydetmemiz gerekiyor. Ve aynı zamanda type'ı kaydetmemiz gerekiyor. Bunun için öncelikle page sayfamızda birazcık çalışarak başlayalım. Şimdi bizim normalde bu page sayfamızda olması gereken şey ne? Diyeceğiz ki arkadaşım, eğer ki tişört seçilmişse, telefon seçilmişse buna göre bana parametreye göre buradan bir değer göndereceğim ve göndermiş olduğum değeri yine aynı şekilde burada yakalayacağım ve kayıt esnasında yine aynı şekilde ne yapacağım? Type'a göndereceğim. Bunun için hemen şöyle tekrar geliyorum ve diyeceğim ki console.log params.product diyeceğim. Şimdi hemen şöyle tekrar gelelim. Bir tane resim yükleyelim. Şöyle şurayı açalım. Buradan bakalım bir yandan. Şimdi bize burada 3 tane seçenek çıkacak. Biz şu an neyin içindeyiz? Product'ın içindeyiz. Page.tsx. Yani benim karşıma şu an çıkacak 3 tane seçenekten birini seçtiğim zaman bana ne yapacak? Konsola bunları yazacak. Mesela fonu seçelim. Şu an görmüş olduğunuz gibi fon geldi. Şimdi benim yapmam gereken şey tam olarak ne? Burada diyeceğim ki arkadaşım params nokta product eşitse fona, bana o zaman ne yapacaksın? Buradaki bu arkadaşı getireceksin diyeceğiz. Aynı şekilde benim diğer şartları da düşünmem gerekiyor. Diyeceğim ki else if params product nokta font değil, bu sefer diyelim ki mag diyelim mesela. Tekrar yine aynı şekilde gelelim. Burada bir tane return döndürelim, yine bir parantez aç kapat yapalım. Diyelim ki mag yazsın. Yine aynı şekilde bundan bir tane daha gelip kopyalayacağım. Bir de tişört alanım için bunu yapacağım. Şöyle olması gerekiyor. Tamam. Daha sonra tekrar geleceğim. Diyeceğim ki else diğer durumlarda bana yapacağı şey return not found'u getirmek diyeceğim. Parantez var mıydı sonunda? Vardı. Evet, parantez aç kapa yapıyoruz. Şöyle yine aynı şekilde ekleyelim. Evet, şimdi gelin bakalım. Şu an fon sayfasındayız. Geri geliyorum. Tişört sayfasına geldim. Tişört sayfasındayım. Mag sayfasına geldim. Mag sayfasındayım. Herhangi birine gelip tekrar herhangi bir şeyler yazdığım zaman benim not found sayfasına atıyor. Güzel. Benim şuradaki şu console.log artık ihtiyacım yok. Şimdi yapacağım diğer şey ise benim buradaki bu arkadaşa bir tane daha tip tanımlamak. Tanımlayacağım tipin ismi şöyle olsun. Diyelim ki product tip ve türü string olsun diyelim. Daha sonra bu product tipi de yine aynı şekilde burada yazalım ve burada kullanacağız. Hemen buradan benim aynı şekilde bu arkadaşı göndermem, söylemem gerekiyor. Şimdi biz buradaki product tipi direkt string şeklinde aslında buraya direkt yazabiliriz. Ama buraya yazarken benim burada şemamda ne yazıyorsa aynısını yazmam gerekiyor. Yani phone case buraya aynı şekilde bunu söylüyor. Bunları da söyledikten sonra artık ben bu sayfada şöyle tekrar gelecek olursam şuraya bir yere yazalım. Tekrar sileceğiz zaten bunu. Console.log product tip diyelim ve şöyle tekrar gelip bakalım. Evet, geri katalog, pardon, geri fon tekrar seçiyorum. Sağ tıklayayım, incele yapayım. Konsolumuzu açalım. Bakın şurada görmüş olduğumuz gibi font case diye bize yazdı. Güzel. Şimdi benim artık burada kayıt işlemini yapmam gerekiyor. Bunun için öncelikle bir tane action yazarak başlayacağım. Hemen font case'ime geliyorum. Tekrar diyeceğim ki font action.ts. Bu arkadaş kesinlikle ve kesinlikle 100 server'da çalışmak zorunda. Onun dışında benim yapacağım işte şöyle tipler tanımlayacağım ve bu tipleri ne yapacağım? Yine Prizma'dan çektiğimi söyleyeceğim. Bu tipler bizim normalde ne tiplerimiz? Buradaki yazmış olduğumuz enumlar. Yine aynı şekilde ben burada unutmuşum. Bir de ekstradan bana ne lazım? Product tip lazım. Benim de yine aynı şekilde bunu yazmam gerekiyor. Product tipi biz burada tip olarak söylemişiz. O zaman tekrar geleceğim buraya, diyeceğim ki tip eşittir product tip diyerek bu arkadaşı da ekleyeceğim. Bunları yazdıktan sonra daha sonra bunlarla ilgili bir
veri tabanı işte kayıt işlemi yapmam gerekiyor. Zaten burada sonuçta tiplerimizi tanımladık. Bizim burada ne yapmamız gerekiyor? Bir function yazmamız gerekiyor. Function'ımızın ismi saveConfig olsun. Daha sonra içindeki parametrelere gelecek olursak şöyle yapacağım. Save configs args, bunu aynı şekilde geldim yazdım. Buradaki tüm arkadaşları ne yapacağım? Buraya ekleyeceğim. Evet, şöyle yapalım. Evet, rahat bir şekilde gözüksün. Tamam. Evet, bunları yaptıktan sonra artık benim burada bir fonksiyon yazmam gerekiyor. Hemen burada tekrar diyeceğim ki await Prisma DB nokta configurations'da update işlemi yapacağız. Zaten ID'miz vesaire var. Update işlemini yazarken de şu şekilde diyeceğim. Where ID config ID. Ben zaten bir config ID göndereceğim sana. Bu göndermiş olduğum config ID ile config ID karşılaştıracaksın. Daha sonra sana göndereceğim datalar olacak. Bu datalarda diyeceğim ki case color case color ismiyle göndereceğim için bu şekilde yazıyorum. Mesela case colors, böyle bir değişkenim olsaydı, yani bu şekilde göndermiş olsaydım, yani buradaki bu değeri o zaman iki nokta yazarak kullanmam gerekiyordu. Ama aynı isimle yazdığımız için Prisma zaten diyor ki arkadaşım diyor, uzun uzun tanımlamana gerek yok diyor. Bu şekilde ne yapabilirsin diyor, söyleyebilirsin diyor. Biz de şu an tekrar hepsini teker teker burada ne yapıyoruz? Söylüyoruz. Başka ne kaldı? Type kaldı sadece. Evet, bunları da ne yaptım? Aynı şekilde söyledim. Şimdi tekrar geliyorum, burada kayıt işlemini yapacağız burada. Kayıt işlemini yaparken öncelikle şöyle yukarı doğru çıkıyorum. Benim şimdi normalde kullanacağım buradaki save config var ya, bunun ismini birazcık şöyle değiştireceğim ve iki arkadaşa da ihtiyacımız var. Bunun ismini neden bu şekilde değiştiriyorum? Çünkü aşağıda birazdan biz bunu kayıt işlemini yaparken bununla erişeceğiz. Aşağıda bir tane daha save config tanımlayacağız. Yani daha doğrusu save config tanımlamayacağız. İsmi birazcık daha farklı bir şey olabilir. Ya da direkt save config iki tane tanımlayacağız. Daha doğrusu bir save config tanımlayacağız. Bir de save configurations tanımlayacağız. Çünkü bizim buradaki bu resmin de tam olarak konumlu vesaire almamız gerekiyor. Bunu da zaten Tanstack query ile alacağız. O yüzden dolayı da burada bir isim daha tanımlayarak hem buna hem buna erişerek aynı şekilde kullanacağız ve böylelikle daha az karışıklık olacağını düşünüyorum. Hemen şöyle tekrar geliyorum. Şöyle müsait bir yer bulalım kendimize. Evet, şuranın altına devam edelim. Diyelim ki start upload, ne yapacağız? Resmi yükleyeceğimiz için yine aynı şekilde bu arkadaşı buraya ekliyorum. Daha sonra benim burada bir fonksiyona ihtiyacım var. İsminin şu şekilde olmasını istiyorum. Ve tekrar geliyorum, bu parantezi kapatıyorum ve burada bunları yazacağım. Şimdi benim bu resmin boyutları ile ilgili, yani telefon kılıfının kapsayıcısı, konumu, boyutlarını almam için birazcık fonksiyon yazmam gerekiyor. Ben bunları birazcık kopyala yapıştır yaparak gideceğim. Şöyle direkt şunları şöyle direkt aynı şekilde kopyalayacağım. Diyeceğim ki cons left, işte bunlar aynı şekilde boyutlarını alman için bunları hesaplaman gerekiyor. Onun dışında konum farkları olabilir. Yani left'te ve top'ta tam olarak yerlerini almamız gerekiyor. O yüzden dolayı şunu şöyle ekleyeceğim. Başka gerçek konumunu hesaplamamız için yine aynı şekilde diyeceğiz ki şunları söyleyeceğim yine aynı şekilde. Bu değerleri bunları yapacağım, diyeceğim ki render x'ten normal boyutundan left offset çıkar ki gerçek boyutunu bul gibi bir şeyler söylememiz gerekiyor. Daha sonra benim bunu aynı zamanda e, bir tuval üzerine yazmam gerekiyor. Yani bir kanvas üzerine yazmam gerekiyor. O yüzden dolayı da bunu oluşturmam gerekiyor. Oluşturma işlemi için de şöyle yine aynı şekilde yazacağım. Diyeceğim ki canvas document create element canvas oluştur bana. Bitini hide'ını 2D olarak çalışacağız. Daha sonra burada bir image'imiz var. Bunun Windows gerçi kullanıyoruz. Image işlemimiz var. Cross origin animus, yani oluşturan kişi animus olarak oluşacak. SRC'si benim image URL'im olacak şeklinde söyleyeceğiz. Daha sonra bizim bu resmi aynı zamanda bir nevi çizmemiz gerekiyor diyebiliriz. O yüzden dolayı burada diyeceğiz ki ctx ile sen burada arkadaşım bu resmi bana çizeceksin diyeceğiz. Bunları da yaptıktan sonra başka ne yapacağız? Şimdi bize normalde bu resimleri çizdiği için Base 64 ile geliyor ve biz bu resim daha doğrusu pardon blob diye bir
türle geliyor ve biz bu blobu Base 64'e çevirmemiz gerekiyor ve resmi de güncellememiz gerekiyor. Biz hatırlarsanız daha önce nerede yazmıştık? Şöyle tekrar gelip göstermeye çalışacağım. Hemen şöyle. Nerede o arkadaş? API'mızda demiştik ki core.ts'imizde eğer ki bir config ID'si varsa o zaman ne yapacaksın? Cropped image URL'e yazacaksın demiştik. Yani bize resmimiz aynı zamanda cropped image URL'e yazacağız. O yüzden dolayı ne yapmamız gerekiyor? Bir config ID ile birlikte göndermemiz gerekiyor. Şimdi şu şekilde diyeceğim ki öncelikle const base 64 data URL'e çevir, buna yap. Daha sonra diyeceğim ki blob diyeceğim. Resmimi normalde boyutu bu. Base 64 to globe diye bir şey kullanacağım. Bunu ChatGPT'ye yazdırabilirsiniz. Ben de yine zaten aynı şekilde yaptım ya da internette hazırları var. Ne işe yarıyor? Base 64'ü bize bloba yani resim dosyası şeklinde çeviriyor. Çünkü biz zaten resim işlemi yapıyoruz. Image PNG formatında bize çeviriyor. Ve bizim bu resmi de aynı zamanda ne yapmamız gerekiyor? Kaydetmemiz gerekiyor. Buraya da tekrar geleceğim. Aynı şekilde resimleri kaydetmesi gerektiğini söyleyeceğim ve kayıt işlemini yaparken de diyeceğiz ki config ID ile bunu tetikleyeceksin. Şimdi bizim bu yazmış olduğumuz bu arkadaş self configurations'ı biz aslında nerede kullanacağız? Mutate'de kullanacağız. Yani Tanstack'taki resmimizi alacağız. Diyeceğiz ki arkadaşım biz bunu kullanıyoruz. Aynı zamanda sen bunu ne zaman tetikleyeceksin? Biz buraya normalde bir tane diyeceğiz ki işte şuradaki şu action'ı çalıştır. Save.config action'ı çalıştır. Diyeceğiz ki save.config action'ı tetiklendiği zaman, işlem olduğu zaman sen o zaman ne yapacaksın? Benim sana söylemiş olduğum gibi mutate ile birlikte buradaki işlemleri de aynı şekilde yapacaksın diyeceğiz. Evet, burası bu şekilde. Şimdi şunları şöyle ya da aşağı doğru ineyim, küçültmeyeyim. Şurada devam edelim. Tamam. Şimdi bizim yine dediğimiz gibi ne kullanacağız? Use mutation kullanacağız. O yüzden dolayı direkt şu arkadaşı şöyle yazıyorum. Ve bu arkadaşın da parantezlerini yine aynı şekilde şöyle gelip kapatıyorum. Mutation'ın bir kütüphanesi var. Tanstack require zaten kullandığımızı söylemiştik. Yine ne yapıyoruz? Aynı şekilde ekliyoruz. Save config'i zaten yukarı daha önce ekledik. Bir de is pending diye bir özellik ekledik. Duruma göre ne yapacak buradaki butonumuzu da pending özelliğiyle gösterebileceğiz. Yani diyeceğiz ki arkadaşım eğer ki durum pendikte ise o zaman ne yapacak? Bunu disable yapması gerektiğini söyleyebiliriz. Şimdi bizim bir tane mutation key için bir tane şey söylemem gerekiyor. Key söylemem gerekiyor ve bunun isminde save key olduğunu söyleyeceğim. Daha sonra benim bu eğer ki işlemin başarılı bir şekilde veya da hatalı bir şekilde olacaksa on error ya da on success diye bir şeyler söylemem gerekiyor. Ama benim bu işlemleri yapabilmem için de mutation fn'yi çalıştırıp diyeceğim ki args bunu bu save configuration'ı çalıştır save configs ismiyle ve buradaki args'ı buna göre ekle diyeceğiz ve bir hata vesaire varsa direkt bize konsola yazdıracak. Bunları isterseniz buradan kaldırabilirsiniz. Ama ben bilerek bunları bu şekilde yazdım ki eğer ki başka bir şekilde başka bir şeyden dolayı hata alırsak onları görürüz. Ama normalde biz zaten on success ve on error bölümlerini yazacağız. O yüzden dolayı buradaki isterseniz try ve catch'i kaldırabilirsiniz. Zaten hata olduğu zaman bize aşağıdaki on error'u yazdıracak. Başarılı bir şekilde olduğu zaman da on success'i yazdıracak. O yüzden dolayı zaten aslına bakarsanız bunu da bu şekilde yazmamıza pek de gerek yok. Yani try catch ile yazmamıza gerek yok. Ama hatayı daha rahat bulabilmek için bu şekilde yazarsanız en azından ilk başta hatanızı bulduktan sonra bunları daha sonra kaldırabilirsiniz. Daha sonra dediğim gibi bir tane on error yazacağız. Bizim daha önce zaten burada bir tane tostumuz tanımlamıştık ben projenin en başındayken hatırlarsanız. Yine aynı şekilde ne yapacağım? Eğer ki bir hata durumumuz varsa on error konsola yine aynı şekilde hatayı yazsın. Something went wrong desin ve description'da bu şekilde hata mesajı olduğunu söylesin. Daha sonra bana bir tane console.log şey söylemem gerekiyor. O durum eğer 10 success ise bana şunu yap demem gerekiyor. Daha sonra kullanıcı aynı zamanda bir de sayfaya yönlendirmem gerekecek. Router.push diyelim. Şu an için açıkçası hangi sayfaya yönlendiririz tam düşünmedim. Yani sayfa ismi ne yaparız aslında tam düşünmedim. Aslında şöyle düşünecek olursak değer vesaire de alıyor. Ee,
Şöyle dursun şimdilik. Buna birazdan olmazsa tekrar bir dizayn sayfasını yaparken tekrar bunun ismini düzeltiriz. Şimdilik sadece ana sayfaya yönlendirsin. Daha sonra zaten bu işlemi ne yapacağız? Değiştireceğiz. Bunları da bu şekilde yazdım. Şimdi artık geriye ne kaldı? Benim butonumu bulup buradaki bu işlemleri çalıştırması kaldı. Butonum nerede? Hemen şöyle aşağı doğru iniyorum. Evet, butonumuz burada. Şimdi bizim bu butonumuzun şöyle tekrar gelecek olursak is loading diye, evet şöyle, neden gelmedi? Şöyle bakalım. Evet, gelmedi. Disabled özelliğimiz var. Ona yazalım. Problem değil. Disable özelliğimiz de olsun. Ve diyelim ki if pending'i yaz sen bize diyelim. Ve burada on click işlemini yazalım. Diyelim ki on click parantez şu şekilde ve daha sonra diyeceğim ki arkadaşım save config, tekrar parantez üstü parantez, benim buradaki yazmış olduğum gibi tüm değerleri göndermem gerekiyor. Diyeceğim ki arkadaşım config id var. Diyeceğim ki config id bizim zaten config id bizdeki ismi de direkt aynı şekilde gönderebiliriz. Tekrar şöyle gelip bakacak olursak case color, case finish, görmüş olduğumuz gibi seçenekler var. Mesela case color'dan başlayalım. Diyelim ki options nokta color nokta value diyeceğim virgül. Daha sonra case finish özelliği için yine options nokta finish nokta value yine aynı şekilde. Aynı şekilde bunları teker teker yazıyorum. Pardon, şurada yanlış söyledik. Evet, bunların hepsinin value değerlerini aynı şekilde ekliyorum. Ne burası? Case model options nokta pardon, model aynı. Kafam karıştı. Value diyeceğiz. Daha sonra bir de son olarak neyimiz kaldı? Tipimiz kaldı. Tip içinde zaten biz ne demiştik? Product tipi aynı şekilde ekleyeceğimi söylüyor. Evet, bir hatamız yok gibi. Şimdi hemen gelip aynı şekilde bu arkadaşı test edelim. Şöyle Prisma Studio'mu da açayım. Bir yandan sayfamı yenileyelim. Bir tane değerimiz var ve bu değerimizde bakın şu an için bir cropped image URL yok. Şu resmi özellikle gelip şurada şöyle tekrar gelip açacağım. Normal bir tane resim. Boyutumuz vesaire var, her şeyimiz. Tekrar geliyorum, burada değerlerimizi seçtik ve burada continue diyelim. Evet, loading'e çevirdi. Bakın yükleme işlemi yapıyor. Post yapıyor. Başka yapıyor. Bakalım ne olacak? Ana sayfaya yönlendirirse bizi hiçbir sorun yok demektir. Bekliyoruz hala. Ve ana sayfaya yönlendirdi. Tamam. Tekrar geliyorum ben buraya. Şuradan tekrar sayfamı yeniliyorum. Bakın değerlerimizin hepsi başarılı bir şekilde geldi. Daha sonra cropped image URL'ime geliyorum. Buradaki resmini aynı şekilde gelip kopyalıyorum. Yeniden bakıyorum, bu şekilde olduğunu görüyorum. Aslına bakarsanız bir önceki geri yaptığım zaman geldi, bir sıkıntı olmadı. Neden? Çünkü ben resmi tam olarak bu şekilde söyledim. Tekrar ben burada bir config id ile bir şey yaptığım zaman ne olacak? Yine update işlemi yapacak. Şöyle tekrar yeniden geliyorum. Continue diyeceğim. Şu eski resim tamam kalsın, problem değil. Tekrar bir kayıt işlemini yapsın. Güncelleme işlemi yapıyoruz. Sonuçta burada kullanıcı aynı zamanda geri gelip isterse güncelleyebilmeli mantıken. Tamam. Tekrar yeniden geliyorum. Şuradan sayfamı tekrar yeniliyorum. Buranın URL'in değişmesi gerekiyor. Bakın değişti. Tekrar bu resmi yine aynı şekilde geldim. Aldım. Görmüş olduğumuz gibi telefon ekranında basacağımız baskıyı burada görebiliyoruz. Artık firma sahibi ya da işte Printify ya da kim basacaksa ürünü ne yapacak artık? Buradaki bu diğer değerleri görecek. Cropped image URL'i görecek, işte ki bir işlemin normalde bir font case işlemi olduğunu görecek. Case color'unu, modelini, materyalini görecek ve ne yapacak? Burada bize bu işlemi yapacak. Aslına bakarsanız burada price gibi diğer işlemleri de yapabiliriz. Ekleyebiliriz ya da order bölümünde bunları da order diye bir bölüm yapıp ilerisinde bunları da aynı şekilde ekleyerek devam edebiliriz. Şu an görmüş olduğumuz gibi artık telefon işlemimiz tamamen başarılı bir şekilde oldu. Artık geriye ne kaldı? Katalog sayfasındaki diğer sayfalarımız, yani mag ve tişört bölümlerinin tasarımlarını aynı şekilde benzerlerini yaparak devam edeceğiz. Evet, şimdi preview sayfamızı yapacağız ama preview sayfamızı yaparken şimdi şöyle bir değişiklik yapalım.
Şimdi normalde ben ne yaptım burada? Design config sayfasında geldim, fiyatları burada bu şekilde e, hesapladım. Şimdi mantıken yine aynı şekilde hesaplayabilirim. Bir problem yok ama fiyat daha sonra değişebilir ve ben bunları aynı zamanda order bölümünde her ne kadar veri tabanına yazıyor olsam da design sayfasında göstermek isteyebilirim ve bunları veri tabanında yazdırarak göstermek daha kolay olacaktır ve her seferinde tek tek hesaplamamız gerekmeyecektir. O yüzden dolayı ben buradaki bu arkadaşları değiştirmek istiyorum. Öncelikle buraya kadar gelmişken şuradaki şu yüzü buradan sileceğim. Ve tekrar geleceğim ve buradaki şu nokta şeyleri normal sanki formatmış gibi buna çevireceğim. Zaten benim buradaki kullanmış olduğum yüz buradaki değerleri buna çevirmek içindi. Bunları ne yaptık? Burada düzelttik. Sonra ben aynı şekilde bunları veri tabanında eklemek istediğim için Node modül dosyamdan şu Prisma dosyasını yeniden sileceğim. Tekrar geleceğim buradaki şema dosyama ve burada iki tane tanımlama yapacağım. Tanımlama yapacağım şeyin ismi, bir tanesinin ismi base number, pardon, base price olsun ve tip olarak da float diyelim ve zorunlu olması. Yine aynı şekilde total price diye bir alanımız olsun ve buraya da float değeri ve yine zorunlu olmaması gerektiğini söyleyelim. Bunları yaptığım gibi yine aynı şekilde action bölümünde de tanımlamalar yapmam gerekiyor. Hemen şuraya öncelikle iki tane tip tanımlayacağım ve diyeceğim ki base price ve total price, bunları kullanacağımı söyleyeceğim ve tekrar yine aynı şekilde benim bunları buraya eklemem gerekiyor. Hemen şöyle bunları ekledim ve tekrar yine aynı şekilde bunları ne yapıyorum? Burada söylüyorum. Tamam. Ve gönderirken de yine aynı şekilde benim bu değerleri göndermem gerekiyor. Buraya geldim, tekrar bir virgül ekledim ve base price için bizim zaten font base price diye bir değerimiz var. Direkt bunu göndersin ve hesaplama için de bana yine şuradaki şu arkadaşın tamamını gönderebilir. Hemen buraya yine aynı şekilde diğer arkadaşı yazıyorum. 2 nokta ve bunları buraya aynı şekilde gelip yapıştırıyor. Bunu yaptıktan sonra hemen bir test edelim. Öncelikle terminal sayfamı açayım. Veri tabanımı bir güncelleyelim. Ve daha sonra da yine aynı şekilde npm run dev diyerek projemizi hemen test edelim. Ben veri tabanımı temizlemiştim. Şu an için herhangi bir şey yok zaten. Bu arada bunu da aynı şekilde başlatalım. npx Prisma Studio diyelim. Tamam. Evet, şu an benim veri tabanında herhangi bir şey yok zaten. Bu sayfayı da şöyle tekrar başlatıyorum. Şimdi hemen bunlara bakacağız zaten. Şimdi yine aynı şekilde bir ürün yükleyerek başlayalım. Tekrar geliyorum. Bir tane ürün seçeyim. İşte şunu seçelim. Karnabahar seçelim bu sefer. Telefon diyelim yine aynı şekilde. Ve burada resmimi seçtim. Sarı renkte olsun, bu şekilde olsun. Fiyatlarımı şöyle değiştiriyorum. 19 olsun ve continue diyelim. Bizi şu an ana sayfaya yönlendiriyor. Aynı zamanda yönlendireceğimiz sayfayı da değiştirmemiz gerekiyor. Şimdi aynı şekilde gelip bunu da ayarlayacağız. İşlemimizi şöyle bir yapsın. Bir veri tabanına kaydetsin. Ne yapıyor bir görelim. Hemen şöyle tekrar yeniden gelip bakıyorum. Evet, with height her şeyimiz yine zaten eksiz bir şekilde girdi. Şuraya tekrar geldiğinde baktığımızda fiyatlarımız artık burada güzel bir şekilde geldi. Şimdi ben bunu neden yaptım? Çünkü birazdan diğer sayfalarımızda yapacağız. Katalog dışında diğer sayfalarımızda yapacağız. Onu zaten her seferinde teker teker hesaplamaktansa veri tabanından çekmesi daha mantıklı, daha kolay olacaktır. O yüzden dolayı. Şimdi hemen şöyle yapacağım. Şimdi normalde benim bu kaydetmiş olduğum bu değerleri vesaire kaydettikten sonra bir sayfaya yönlendirmiş olmam gerekiyor kullanıcıyı. O yüzden dolayı burada geleceğim, nerede şu arkadaşa bir yazı yazacağım. Diyeceğim ki ya bir link tanımlayacağım. Şimdi benim normalde linkim ne burada? Bakacak olursak katalog sayfası. Katalog sayfası slash. Daha sonra ne var? Görmüş olduğumuz gibi bir tane neydi oranın ismi? Config ID olması lazım. Config ID slash. Daha sonra burada yine aynı şekilde tipimiz vardı. Tipimizde de sanırım product demiştim diye hatırlıyorum. Evet, şöyle bir bakalım. Product tabi burada parametreyi herhalde tekrar seçmedik. Şöyle tekrar bakalım. Config ID
product tip demişiz. Product tipte normalde ne var? Ee, evet, normalde fon yazması gerekiyor zaten orada. Yine elle yazabiliriz aslında. Problem değil ya da product'ta diye hatırlıyorum ama emin değilim. Biz yine fon yazalım ve buraya tekrar slash yazalım ve preview diyerek bu sayfayı yönlendirelim. Tekrar geleceğim ben burada. Benim normalde nerede bu arkadaşım? Şöyle bakalım, site burası değil. Rotalar. Evet, kataloğun içinde config ID product'ın içine tekrar geliyorum. Buraya bir tane preview ve bunun içine de bir tane page.tsx yazacağım. Tekrar gelelim. Diyelim ki rafçı preview page diyelim. Tamam. Bunu yaptıktan sonra continue diyeceğim ve preview sayfamıza artık geçeceğiz. Şimdi benim aynı şekilde preview page sayfasında yine tabii ki kontroller yapmam gerekiyor. Bu yapacağım kontrollerle birlikte ne olacak, işte bu sayfa telefon sayfası mı, işte mark sayfası mı, tişört sayfası mı, bunun kontrollerini yapmam gerekiyor. Bunları yine aynı şekilde şöyle yapalım. Hemen şöyle tekrar geliyorum. Bir iki tane prop tanımlayacağım. Diyelim ki şöyle config ID ve product'ımızı yine aynı şekilde alsın. Çünkü bu parametrelere ihtiyacımız var. Tekrar geleceğim. Bunların kontrollerini zaten diğer taraflarda yapmıştık. Yine aynı şeyleri yapacağız aslında. Evet, şöyle preview page props, evet, şöyle içlerine paramızı ekledik, tamam. Şimdi bana yine aynı şekilde bir config ID lazım. Diğer sayfada zaten yapmıştık dediğimiz gibi. Aynı zamanda config ID var mı yok mu, bunun kontrolünü yapmam gerekiyor. Şu arkadaşı şöyle yükledim. Sonra bununla ilgili bir sorgu yapmam gerekiyor. Şöyle tekrar yine aynı şekilde sorgumuzu yazalım. Diğer sayfadan kopyalayarak Prisma DB'mizi ekleyelim. Config ID'ye göre varsa getirsin, yoksa bize bunu yazsın. Ve daha sonra da diyeceğim ki params product'ta fon yazıyorsa, mag yazıyorsa bana şunu bunu getir şeklinde bir tanımlama yapmam gerekiyor. Hemen şöyle tekrar geleyim. Şöyle gelip aynısını şöyle gelip kopyalayayım. Şunu, evet, ben test amaçlı oluşturmuştum. Şimdilik şöyle div yapalım. Evet, burada yine ne desin? Fon sayfası desin. Tekrar yeniden şöyle baktığımız zaman Prisma DB, evet, bunu burada kullandığımız için buraya ASYNC de yazmamız gerekiyor. Bunu da şöyle ekleyecek olursak sorunsuz bir şekilde çalışacaktır. Evet, şu an fon sayfasındayız ve fon preview sayfamız geldi. Şimdi biz bu sayfanın zaten tasarımını aşağı yukarı bir şeyler yaparak devam edeceğiz. Şimdi hemen şöyle yapalım. Tekrar geleyim ben buraya. Şöyle config ID nerede, o component product. Evet, font case'in içine tekrar geleyim. Font preview nokta tsx rafçı font preview page şeklinde düzeltelim ve bunun içinde aynı şekilde düzeltelim. Page demeyelim, pardon, burası sonuçta component, sadece bu şekilde olsun. Burada preview page demişiz zaten, tamam, problem yok. İsmi önemli değil aslında, sadece daha anlaşılabilir olabilmesi için düzgün bir şekilde yazmanızı öneririm. Şimdi ben burada şöyle bir tasarım yapacağım, sayfamı ikiye böleceğim. Hemen şöyle bir class name diyelim. Diyelim ki container yapısı olsun burada, işte mt20 olsun, birazcık yukarıdan boşluk vermemiz gerekiyor. Flex call diyelim. Item center, mdd grid bir yapısı olsun. Text sm olsun. Onun dışında ne diyebiliriz başka? Şöyle yapalım. Diyelim ki bura md'den sonra grid call 12 diyelim ve daha sonra bu sayfayı kendi isteklerimiz doğrultusunda bölelim ve bu arkadaşı da yine aynı şekilde md'den sonra gap 8 diye bir boşluk verelim. Tekrar geliyorum, buraya bir tane div açacağım ve diyeceğim ki class name call span üçlük bir alan olsun mesela. Tekrar gelelim, div diyelim, class name, tabi bu arkadaşa bu arada md'de call span 3 demem lazım. Buraya da yine aynı şekilde md'de call span 9 demem lazım. Evet, şuraya aynı zamanda bir de mx out'u da ekleyelim. Sorun olmaz. Evet, şu an içinde herhangi bir şey, tabii bu sayfayı buraya eklemedik. Hemen tekrar geleceğim bizim. Nerede o sayfamız? Evet, page sayfamız. Şuraya geleceğim ve bu arkadaşı buraya ekleyeceğim. Diyeceğim ki font
preview. Evet. Tamam. Şimdi benim yine aynı şekilde bu form preview sayfasında aslında göndermem gereken bazı şeyler var. Sonuçta bu sayfanın içinde de yine bir şeyler olması gerekiyor. Bizim tanımlamış olduğumuz bu configurations'ın vesaire olması gerekiyor. O yüzden benim bunu da yine aynı şekilde burada tanımlıyor olmam gerekiyor. Şöyle yapalım. Hemen şöyle yukarı doğru tekrar çıkalım. Diğer sayfada yapmış olduğumuz gibi yine buraya bir interface diyelim. Diyelim ki form preview props diyelim. Şöyle. Daha sonra buraya ismini aynı yazmak için şöyle yapacağım. Configuration diyeceğim. Ve tekrar configuration, evet, Prisma Silent'tan bu arkadaşı yüklediğimi söyleyeceğim. Daha sonra yine aynı şekilde buraya geleceğim. Bu arkadaş ve burada bu arkadaşı söyleyeceğim. Pardon, yanlış oldu. Şunu buraya yazacağız. Tekrar buraya geleceğim. Bunu söyleyeceğim. Tekrar geleceğim buraya. Console.log. Şunu buraya yazdıracağız. Test amaçlı. Buraya kadar tamam. Sonra yapmam gereken diğer şey, aslında diğer taraflarda herhalde configurations yazdım. O yüzden ben ismini bu şekilde yapayım arkadaşlar. Sıkıntı olmasın. Bu şekilde olsun. Tekrar gelelim, biz burada page sayfamızda yine aynı şekilde bu arkadaşı gönderelim. Diyeceğiz ki yukarıdaki configurations, evet, burada da görmüş olduğunuz gibi böyle demişim. Değişkenin ismini o şekilde tanımlamışım. Ve görmüş olduğumuz gibi verilerimiz buraya yazdım. Şimdi verilerimiz buraya yazdığına göre ben artık burada istediğim gibi bir tasarım yapabilirim. Şöyle tekrar bakalım. Bu arkadaşla işim bitti. Bununla da işim bitti. Bunu da kapatayım. Form preview. Evet, bu sayfada bir tasarım yapalım. Şimdi şöyle bakacak olursak, şöyle ya da göstereyim. Evet, şöyle AA diyelim. Buraya da AA diyelim. Sayfamızı görmüş olduğumuz gibi ikiye böldük. Şimdi ben burada şunu istiyorum. Burada bir telefonun ön izlemesi olsun. Yan tarafta da bilgiler olsun. Daha sonra base price'a bastığımız zaman ne yapacak? Bize sipariş için ödeme ekranına geçecek. Ben burayı 4 yapayım. Burayı 8 yapayım. Sanırım daha güzel olacaktır. Birazcık daha boşluklarla. MX Auto'yu vesaire eklemiştik. Item Center. Birazcık daha padding belki verilebilir ya da gerek yok. Tamam, bu şekilde olsun. Şimdi ben bir tane font diye bir şey tanımlayacağım. Bunu ben component klasörüne tanımlayacağım. Çünkü ben bu font dizaynı daha sonra kullanmak isteyebilirim. O yüzden dolayı tekrar şuraya geleceğim. Diyeceğim ki font design nokta tsx rafc. Evet. Bunu burada söyleyelim. Şimdi bizim bu font design sayfamızda neler olacak? Öncelikle iki tane props olacak. Diyeceğim ki interface font design extends ekleyeceğim buraya ve HTML attributes ekleyeceğim. Neden ekliyorum ben bunu? Çünkü içeride bir class name, div elementleri vesaire kullanacağım. O yüzden dolayı bunu biz buraya extend'de genişletelim. Bunun için kullanacağım şey HTML, evet, şu attributes şu olması gerekiyor ve tekrar HTML div element diyeceğim. Bunu yazmazsanız büyük bir ihtimal projeniz yine çalışacaktır. Ama ne olacaktır tabii ki? Projenizi deploy etmek istediğiniz zaman problem yaratacaktır. O yüzden dolayı ne yapıyoruz? Burada bu değerimizi de yazıyoruz. img src diye bir değerimiz olsun. Onun dışında bu tanımlamış olduğumuz bu HTML attributes ile birlikte ben tekrar buraya yeniden gelip buraya tekrar şunu yazalım. Evet, bu değil, font design. Tekrar gelip buraya bunu diyelim ki img src virgül ve burada class name'i ekleyelim, virgül nokta nokta props diyerek aynı şekilde bunları da yazarak ne yapabilirim? HTML elementleri rahat bir şekilde kullanabilirim. Şu olmazsa dediğim gibi bunları da yine aynı şekilde yazarsınız ama div elementten dolayı yazmadığınız için problem yaşayabilirsiniz. Şimdi gelip hemen ben bu sayfamı yine aynı şekilde eklemek istiyorum. Şunun ismini aslında yanlış yazdım. Bunu düzeltsek daha iyi olur. Evet, bunu hep yanlış yazıyorum ben. Bir türlü doğru yazamadım hep. Evet, şunu şöyle yazalım. Tamam. Şimdi bunu hemen benim normalde nereye eklemem gerekiyor? Font preview buraya eklemem gerekiyor. Buraya tekrar gelelim. Diyelim ki font preview diyelim. Şimdi biz bu arkadaşa bir resim göndereceğiz ve göndereceğimiz resimle birlikte neyin içindeki resmi göndereceğiz? Bunun içindeki resmi göndereceğiz. Bununla birlikte burada bir tasarım yapmaya çalışacağız. Font preview. Evet, pardon, yanlış şey ekledim arkadaşlar. Font design'i ekleyeceğiz buraya.
Yanlış mı yazdık kısmı? Yok. Ha, şurayı düzeltmemişim. Evet, düzeltelim burayı da. Şunu da şöyle düzeltelim. Tamam. Tekrar geleyim buraya. Font design. Tamam. Tekrar geliyorum buraya. Evet, neden gelmedin sen? IMG SRC'nin gelmesi gerekiyor normalde. Evet, şöyle tekrar bakalım. Evet, IMG SRC, tamam, böyle elle yazalım. Benim burada göndermem gereken değer ne olacak? Bu arkadaşın içindeki nokta image URL'i, pardon, image URL'i değil, neyi göndereceğiz biz? Kırpılmış resmi göndermemiz gerekiyor. Yani cropped image'i göndermemiz gerekiyor. O yüzden dolayı ne yapacağım? Geleceğim, bunu burada göndereceğim. Evet, şu an için herhangi bir hatamız vesaire bir şeyimiz yok sanırım. Bakalım, bir gözükürde bir şey yok. Şimdi buraya tekrar gelelim hemen. Bunu bir göstermeyi deneyelim hemen. Şöyle tekrar geleyim buraya. Bir tane image ekleyelim. Next image ve src img src diyelim. Fill diyelim. Şimdilik kaplasın. Zaten değiştireceğiz. Bir tane de alt ekleyeyim. Şöyle bakalım ne oldu ne bitti. Evet, buraya bir resim gelmesi gerekiyor. Evet, resmimiz geliyor. Fil dediğimiz için tabii ki düzgün bir şekilde gelmedi. Şimdi bizim buraya bir tasarım yapmamız gerekiyor. Şimdi ben buradaki bu arkadaşı hemen siliyorum. Diğer tarafa uygun bir şekilde bir şeyler yapmam gerekiyor. Buraya diyeceğim ki class name, hatta class name'i şöyle yapalım. Class name slash şeyden açalım. CN kütüphanesinden kullanalım yine. Çünkü ben aynı zamanda burada bir renk değişikliği de yapmak isteyeceğim. O yüzden dolayı ne yapacağım? Diğer taraftan göndereceğim rengi. Hemen buraya şöyle bir cn diyelim ve diyelim ki relative pointer evans none diyelim. Z indeksine 50 diyelim ve overflow hidden diyelim ve background için bir renk vermeyelim. Buraya tekrar class name diyelim ve bunu burada kullanalım. Şimdi class name'i tabii biz buraya ekledik. Bakalım. Evet, şurada virgüle unuttuk. Class name aynı zamanda ne yapmam gerekiyor? Benim diğer taraftan da vermem gerekiyor. Yani buradaki font design bölümünden tekrar buraya gelip class name ile ilgili bir şeyler tanımlamam gerekiyor. Şu anlık bg red 400 diyelim. Bunu daha sonra değiştiririz. Evet, şu an içi boş olduğu için herhangi bir şey gelmedi zaten. Tamam. Daha sonra yine aynı şekilde buraya tekrar geleceğim. Diyeceğim ki şöyle süslü parantez nokta nokta props diyeceğim. Tekrar geleceğim. Burada bir tanımlama yapacağım. Diyeceğim ki image, evet, şöyle benim normalde çerçeve olarak kullanmış olduğum resmi burada söylemem gerekiyor. Bunun için diyeceğim ki font nokta slash template nokta png olması gerekiyor. Bu arkadaşa bit ve height'larını düzgün bir şekilde vermemiz gerekiyor. Neden düzgün bir şekilde vermemiz gerekiyor? Resmin netliği açısından düzgün bir şekilde vermenizi öneririm. Resmin boyutu 896'ya 1831. Yine aynı şekilde gelip buraya gerçek değerlerini yazıyorum. 1831'dir, emin olayım. Evet, tamam. Daha sonra burada tabi resme yine bir boyut vermeniz gerekiyorsa zaten class name ile birlikte yine aynı şekilde ne yapabiliriz? Verebiliriz. Z 50 vereceğim. Yine select non diyeceğim. Seçilmesin bu resim. Pointer Evans non diyelim aynı zamanda. Evet, şöyle bakalım. Evet, görmüş olduğumuz gibi resmimiz geldi. Background'una biz burada şurada normalde dedik? BGR 400 dedik. Şu an bu yüzden bu şekilde geldi. Şimdi üzerinde çalışalım. Daha sonra o rengi zaten getiririz. Şimdi şöyle yapalım hemen. Benim bunun üzerine zaten kendi resmimi getirmem gerekiyor. Bunu zaten ne yapacağım? Buradaki img src ile birlikte getireceğim. Form design'daki buradaki img src ile birlikte getireceğim. Bu image'in dışına tekrar çıkalım. Şöyle bir tane daha div yazalım. Ups. Evet, yazabilirsem div yazalım. Ve bu arkadaşa hemen şöyle diyelim ki class name absolute diyelim. Şuradaki arkadaşı zaten relative demiştik. O yüzden dolayı buna göre ne yapacağız? Hesaplayacağız. Z eksi z 10 gibi bir değer verirsem sanırım
sorunsuz çalışır diye düşünüyorum. Inset 0 diyelim ve buraya da tekrar image. Evet şöyle. Tamam. Yine burada width height değerlerini zaten yine aynı şekilde verebiliriz. Aslında tekrar bunları bu şekilde söyleyelim. Alt değeri verelim bir tane ve class name yazalım. Diyelim ki object cover minimum ve full olacaksın. Minimum full olacaksın diyelim. Ve resmimize bir de src vermemiz gerekiyor. Tabii ki buna da img src diyeceğiz. Evet, resmimiz de buraya bu şekilde geldi. Tabii ki tam olarak istediğimiz gibi olmadı şu an için. Bu resmi bizim aynı zamanda hizalamamız da gerekiyor. Bunun için şöyle yapacağım. Tekrar buradaki şu fonumuza bir gelelim öncelikle. Nerede bu arkadaş? Şurada. Şu class name'ini burada diyelim ki şöyle diyelim. Gerçi ben resmi böyle kaydettim galiba. Evet, böyle kaydettiğim için bu şekilde gelmiştir. Şöyle bir geri gelelim. Evet, böyle kaydettiğim için geldi. Tamam, bir sıkıntı yok aslında. Bizim şu an ama buradaki bu köşeleri vesaire birazcık bükmemiz lazım. Bunun için buradaki yine font design'a gelelim. Burada diyelim ki max ve 150 piksel diyelim. Ve MD'de max ve full diyelim. Başka rounded 32 piksel kullandım diye hatırlıyorum. Yine aynı şekilde bir deneyeceğim. Daha olmadı. Zaten tasarıma tekrar bakarak ne yapacağız? Bunu düzelteceğiz. 32 piksel. Evet, rengi tabi sildik biz buradan. Şöyle yapalım. Hatta hazır madem sildim. Şunu şuradan şöyle keseyim. Tekrar süslü parantez açayım. CN'yi ekleyelim. Parantez açayım. Burada işte yazmam gereken şartı yazalım. Virgül ve burada da bunlar yine aynı şekilde olsun. Ve burada CN'de de diyeceğim ki şu arkadaş bu arkadaş ne diyeceğiz burada? Configurations'ın içindeki TV olması gerekiyor. Ama bunu tabi TV'yi seçtiğim zaman pardon olmayacak. Bizim normalde ne var burada? Rengimize bakacak olursak şurada bilek yazıyor. Benim bununla ilgili bir de sorgu yazmam gerekiyor tabi. Hemen şöyle yapalım olmazsa. Buraya tekrar gelelim. Const diyelim. Bir tane TV diye bir şey tanımlayalım. Ve diyelim ki colors nokta print parantez parantez. Evet, ismi şöyle bir şey olsun ve şuradan tekrar ve diyelim ki bunun value'su eşitse bizim case color'umuza diyelim. Ya da diyeceğiz ki TB. Bu case color için de şöyle yapacağız. Bizim şimdi birden fazla çağıracağımız şeyler olacağı için çağırmamız gereken şeyleri ben direkt kopyalayacağım. Evet. Configurations bunun içinden hepsini ne yapsın? Bu şekilde bir değişken atasın. Bir de ID'yi de aynı şekilde buraya yazabilirsiniz. Ben sadece daha rahat gözüksün diye onu şöyle ayrı olarak tutacağım. Bu da ne olacak? Bu şekilde olacak. Daha sonra buraya tekrar gelip aynı şekilde artık ne diyebilirim? TV'yi bana buraya yazdır diyebilirim. Evet. Rengimiz siyahmış sanırım. Şöyle tekrar gelip bir bakalım. Gerçekten siyah mı? Şu arkadaşı şuradan bir yenileyelim. Evet, rengimiz siyahmış. Şöyle tekrar geri geleyim. Rengimizi sarı olarak güncelleyelim ve continue diyelim. Daha rahat görebilmek için tabii ki. Evet, bu arkadaş bir F5 sorunu var. Ona bakacağız. Problem değil. Yani başlangıçta olmasa yeniden bir şey yapması gerekiyor. Sanırım onu çözeriz. Şimdi şuradaki çıkıntılar var ya. Bunlar öncelikle düzelterek başlayalım. Şöyle yapacağım. Burada şu arkadaşa sanırım 40 piksel dersem ne olacaktır? Bunlar girecektir diye düşünüyorum. Tekrar şöyle sayfamı yenileyim. Evet, burası olmadı. Başka neyin içinde var? Şuraya tekrar gelip bakalım. Burada bir şey yok gerçi. Rounded renk buradan geliyor. Şunu yanlış yazmış olabilirim. Belki onu şöyle tekrar bakalım. Rounded
Evet, şöyle şu arkadaşa bir 48 piksel diyelim. Evet. 52 piksel, 60 piksel. Evet. Birazcık daha 64 piksele sanırım tam olarak içine girecektir. Evet, telefonumuzun tasarımı da şu an görmüş olduğumuz gibi bu şekilde. Ama MD şeyde birazcık bir bozma var görmüş olduğumuz gibi. Max ve 150 piksel diyor. Şunu şuradan kaldırsam şöyle tekrar yeniden baksam. Yani mobildeyken de direkt bu şekilde gözükebilir aslında. Çünkü diğer türlü bozuyor. Ya da ne diyebiliriz buna? Max ve e, 500 piksel desek nasıl olur? Evet, pek fazla oynamıyor. Evet, şu arkadaş bozuyor. Biz bunu mobildeyken de şey şeklinde göstersin, problem değil. Evet, şurada şu MD'yi şuradan kaldıralım. Direkt her pozisyonda bize ne yapsın? Bu şekilde göstersin. Evet, telefonumuzun tasarımını ne yaptık? Bu şekilde ayarladık. Tabii daha buradaki tasarımla diğer işlerini vesaire de halledeceğiz ve aynı zamanda geri ileri yaptığım zaman da benim mantıken ne olması gerekiyor? Bir de Z indeksle ilgili de bir sıkıntımız var. Bakın Printify'ın üstüne çıkıyor. Bunu hemen şöyle düzeltmeye çalışalım. Normalde benim burada Z indeks 50 demişim. Buna 40 desem şöyle tekrar bakalım. Evet, aşağıda kalmadı. Şöyle yapalım. Eksi 40 diyelim. Evet, burası font template Z10. Şuradaki Z indeksi eksi Z indeks 50 dersek sanırım evet, sorun burada. Bunda ne yapıyoruz? Çözmüş oluyoruz. Evet, şöyle küçülttüğümüz zaman şuralarda bir yerlerde ufak tefek sorunlar var aslında. Bunları eee, birazcık daha uğraşarak tamamen sorunsuz bir hale getirebilirsiniz. Ne yapmanız gerekiyor? Şuraya birazcık daha indik mesela. Birazcık daha geldik. Normalde bakın şurada resmin boyutuyla ilgili bir şeyler söylememiz gerekebilir. Z indeksi 50 vesaire demişiz. Evans non demişiz mesela. Burada resmin V full desek her zaman. Evet, oralarda şununla alakalı oluyor problem anladığım kadarıyla. Z index eksi 10 üzerine geliyor. Burada ekstradan bir iki tane daha bir şey söyleyerek düzeltmek gerekiyor. Neyse, çok fazla uğraşmayacağım. Genel olarak tasarımımızı bu şekilde yapmış olduk. Şimdi buranın yan tarafını ve aynı zamanda sipariş formunu ayarlayarak devam edelim. Evet, şimdi tasarımımızı birazcık daha güzelleştirip ve bu sayfamızın devamını yapalım. Şimdi benim şurada tanımlamış olduğum şu arkadaşı 3 olarak tekrar değiştireceğim ve burayı da 9 olarak yapacağım. Ben daha önce boyutlarını vesaire hesapladım. Yani teker teker birazcık denedim. O yüzden dolayı direkt buraya class name'ini yapıştıracağım ve üstünden size göstereceğim. Diyeceğim ki şu şekilde max v boyutu bu olsun. İşte rounded 28 piksel, MD'de bu olsun. MD'deki bükmeler bu şekilde olsun. LG'de bu şekilde olsun. X-Large'da bu şekilde olsun diye bir tanımlama yapacağım. Bunu bu şekilde yaptığım zaman tekrar şöyle yeniden baktığımız zaman bakın her türlü responsif bir şekilde bu arkadaş büyüyüp küçülecektir. Şimdi gelelim ben buradaki yan tarafı yapmaya. Bu yan tarafta yine diyeceğim ki şuradan tekrar bir tane grid yapısı kullanalım ve yan yana iki tane yazı alanım olsun ve altında fiyat kısmım olsun istiyorum. O yüzden dolayı buraya grid ee, cold 1 MD'den sonra grid cold 2 diyebiliriz. Bir tane border bottom olsun istiyorum. Boşluklar olsun. Gap 7 diyelim. Onun dışında başka bir şey eklemem gerekmiyor sanırım. Tekrar geleceğim. Buraya bir tane div açacağım ve buraya ben şu şekilde bir tane P yapıştıracağım. Diyeceğim ki arkadaşım birinci alalım bu şekilde olsun. Şöyle features diye bu şekilde bir yazı hazırladım. Bunları ne yapacağım? Yine aynı şekilde kullanacağım. Tekrar yine aynı şekilde ikinci bir div açacağım. Bu ikinci div de yine aynı şekilde zaten burada ikilik bir yapı söylemiştik ve yine aynı şekilde böyle içinde yazılar olacak. Şöyle baktığımız zaman görmüş olduğumuz gibi bir yapımız oldu. Ben şuradaki şu arkadaşa ekstradan bir de boşluk vermek istiyorum. Buraya diyelim ki MB8 diyelim. Evet, şu batımdan dolayı boşluk versin dedim ama olmadı. Şöyle yapalım biz en iyisi.
Biz buraya ekstradan bir de şöyle yapalım. PY6 diyelim. Gap Y4 diyelim. Evet, şu boşluğu da şöyle birazcık atmış oldum. Aralarındaki boşluğu da birazcık vermiş oldum. Aslına bakarsanız şuradaki şu arkadaşlara bir de text x large desem daha da güzel olur gibi geliyor. Hatta buna da font semibold diyeyim en iyisi. Ve diğer tarafı da yine aynı şekilde bunları yapıştırayım. Evet, tasarımı tabi istediğiniz gibi şekillendirebilirsiniz. Evet, bu şekilde olsun. Şimdi ben bunun altına bir tane buton, iki tane buton eklemeyi düşünüyorum. Şimdi normalde şöyle yapayım. Şu linkimi öncelikle gelip kopyalayayım. Şimdi tekrar şuradan bir sync out yapalım. Tekrar geleyim bu şekilde linkime. Şimdi ben buradan tekrar login'e gelip giriş yaptığım zaman ne olacak? Beni tekrar ana sayfaya yönlendirecek. O yüzden dolayı ben burada eğer ki kullanıcı giriş yapmamışsa devam etmesi için öncelikle giriş yapması için bir sayfa, bir modal açayım. Daha sonra da açmış olduğum e, girişi başarılı bir şekilde yaptıktan sonra da checkout sayfasına tıkladığımız zaman checkout diye bir URL'e gitmesini isteyeceğim ve daha sonra da ödeme yöntemi, işte adres bilgileri gibi bilgileri aynı şekilde ekleyerek devam edeceğiz. Şimdi kullanıcının aynı şekilde birden fazla adresi gibi tanımlamalar da yapabiliriz. O yüzden bununla ilgili ayarları daha sonra yapacağız. Ama şu an en azından preview sayfasına yönlendirelim. Preview sayfasına yönlendirdikten sonra, pardon, checkout sayfasına yönlendirdikten sonra da hepsini ayarladıktan sonra, yani kataloğumuzdaki diğer alanları da ayarladıktan sonra işte ödeme bilgileri, daha sonra işte zaten sonuçta bizim burada bir config ID'miz falan her şeyimiz zaten girilmiş olacak zaten geriye. Bir şey kalmamış olacak. Sadece diğer arkadaşları da ayarladıktan sonra. Ondan sonra peki benim ne yapmam gerekecek? Ödemeyi almak için adres bilgileri gibi bilgileri girmem gerekecek. Bu yüzden dolayı burada şöyle yapalım. Öncelikle fiyatları göstermek için bir alan ve fiyatları gösterdikten sonra da altına da iki tane buton ekleyerek gidelim. Şimdi şöyle yapalım. Ee, Ben şuraya tekrar geleyim. Buraya mı yazsak ya da tek div şeklinde mi olsa bakalım. Grid calls 2. Aslında şey yapsak daha iyi. Şu gridden çıkalım. Yani şurayı şöyle kapatayım. Tekrar geleyim. Bir tane daha div yazalım. Class name margin top 8 diyelim. Yeni yazacağım şeyle ilgili birazcık boşluk olsun. Tekrar geleyim, yeniden bir tane div yazalım ve diyelim ki class name background gray 200'lük bir renk verelim bu arka plana. Padding verelim. Daha sonra köşelerini şöyle ufaktan bükelim. Tekrar yeniden geleyim. Bir tane daha div açalım. Ve buraya diyelim ki div class name diyelim ki flow root, yani üzerinde gidelim display flow root olarak ayarlayacak bize ve text sm diyeceğim. Tekrar yeniden aynı şekilde buraya gelelim. Bir tane daha div açalım. Ve burada fiyatımızı yazmaya çalışalım. Şimdi yan yana şeyler kullanacağım. Yine şöyle item center ve justify between diyelim. Başlangıçtan başlasın. PY1 ve MT1 ya da 2 diyelim. Şimdi benim normalde bir tane öncelikle fiyatım olacak ve desin ki base price desin. Tekrar yeniden bir tane daha P tanımlayalım ve burada da biz fiyatımızı söyleyelim. Şu anlık şöyle 22 yazayım ve bakalım, biri bu tarafta biri bu tarafta, güzel. Şimdi benim şurada öncelikle diğer arkadaşları da aynı şekilde çağırmam gerekiyor. Hemen şunları şöyle yine aynı şekilde ekleyeyim. Total price, bunun ikisi bu şekilde olsun. Tekrar buraya geleyim, bu arkadaşlara ufaktan bir stil de verelim. Hemen buraya class name diyelim. Text gray 700 diyelim. Evet, güzel, sıkıntı yok. Buraya tekrar gelelim. Buna bir class name font semibold diyelim. Text gray, evet, bayağı koyu olsun. 900 diyelim. Evet, tamam, güzel. Şimdi bu 22 içinde bizim daha önceden yazmış olduğumuz utils dosyamızdaki format price'ı kullanacağız. Neden? Çünkü para formatında gözüksün diye ve base price'ımızı buraya ekleyeceğiz ve 12 dolar olduğunu görüyoruz. Şimdi aynı şekilde ben bundan bir tane daha kopyalayacağım şu flex'ten ve aşağıda yapıştıracağım ve burada da ne yapacağım? Diğer eklemem gereken şeyleri ekleyeceğim. Şuradan şöyle bir enter yapayım. Tam olarak belli olsun yeri. Evet, şuradan şöyle bir tane daha geldim. Kopyaladım ve şöyle yapıştırdım. Tekrar bakalım, alt alta geldiler. Şimdi birbirlerine çok yapışık gibi oldular. Bunlar P'leri de ekledik aslında. Şuraya bir yere olmazsa bunların boşlukları için
Padding 6. Şöyle yapsak. Gap y ekseninde 3 desek. Evet, çok bir şey olmadı. Neyse, önce hepsini bir yazalım. Daha sonra eğer beğenmezsek duruma göre tekrar tasarımı düzeltiriz. Burada şöyle diyelim. Material and Texture Finish diye bir başlık açalım. Şimdi normalde bizim seçmiş olduğumuz bazı şeyler olduğu için ne yapacağız yine? Bizim burada bu fiyatı vermemiz gerekiyor. Bu fiyatı nasıl vereceğiz? Diyeceğiz ki total price eksi base price diyeceğiz ve burada bu değeri vereceğiz. Ben herhangi bir ekleme yapmamışım. O yüzden dolayı bana 0 yazdı. Tekrar geleceğim, yine bana aynı şekilde bundan bir tane daha yazsın istiyorum. Ve şöyle şundan bir tane daha kopyalayayım. Ve burada da diyelim ki order total. Ve burada da göstereceğim fiyat zaten sadece base price olacak. Evet, şu araya bir tane çizgi eklemek istiyorum. O yüzden dolayı tekrar şöyle gelelim, buraya bir tane div açalım. Class name diyelim şöyle. Diyelim ki my2 diyelim. h.pixel diyelim. Background gray 500 diyelim. Evet, şuraya da şu şekilde bir şey ekledim. Evet, güzel. Birazcık daha belki açık yapabilirim. 400 diyelim. 300 daha mı güzel olur? Şu 300'e de bakayım. 300 hiç belli olmadı. 400 dersem bu da burada güzel bir şekilde duracak. Evet, tasarımımız genel olarak güzel oldu. Şimdi ben bunun altına aynı şekilde butonlar eklemek istiyorum. O yüzden dolayı şöyle yapalım. Şu arkadaşı da yine aynı şekilde gelip kapatayım. Tekrar gelelim. Bir tane daha div açalım. Ve class name mt8 diyelim. Ve burada da iki tane buton yan yana ekleyerek kullanacağım. Evet, butonumuzun bir tanesi burada. Diğerini de yine aynı şekilde ekleyeceğiz zaten. Şimdi ben burada öncelikle içine falan bir şeyler yazmadım. Zaten öncelikle yazmam gereken bir iki tane şey var. Şimdi normalde iki tane butonum olacak. Birisi checkout butonu olacak. Bir tanesi de login butonu olacak. Birisi bazı durumlarda gözükecek. Birisi bazı durumlarda gözükmeyecek. O yüzden dolayı benim bunlara uygun bir şekilde şartlar yazmam gerekiyor. Şöyle yapalım o yüzden bunlara. Diyelim ki flex justify end, yani bittiği yerde olsun. Padding bottom 12 space x. Aslında yan yana bir şey kullanmayacağız da şöyle yine ekleyelim bunu. Evet, bu da burada olsun. Şimdi şöyle yapalım hemen. Ben yukarı doğru çıkayım. Diyelim ki burada eğer ki kullanıcı giriş yapmışsa yapmamışsa bununla ilgili bir doğrulama yapmam gerekiyor. Bu yüzden dolayı buraya tekrar geleceğim. Biz burası normalde şöyle bir bakalım. Aslında burası şimdi use state vesaire bir şeyler kullanabilirim belki. Burada o yüzden dolayı await kullanmayacağım. Burada yine şeyi kullanarak user diye bir özelliği var Clark'in. Bunu kullanarak sanki Silent tarafında çalışıyormuş gibi, yani Silent tarafında çalıştırmak için bu arkadaşı kullanabiliyoruz daha doğrusu. Bunun içine gelip kullandığımız zaman bakın iki tane değer var. Ben de yine bu iki tane değeri buraya alacağım. Diyeceğim ki kullanıcı eğer ki giriş yapmamışsa ve user null'sa o zaman bana bunu göster. Eğer ki kullanıcı işte giriş yapmışsa bunları göster gibi şeyler söyleyeceğim. User'a ekledik. Bize ne dedi? Evet, bu arkadaş da use silent ile çalışıyor. Hemen yukarı şöyle use silent yazalım. Tamam. Şimdi konfeti vesaire kullanacağım. Onun için de state kullanmam gerekiyor. O yüzden dolayı bunu kullandım. Yani use state kullanacağım için bunu kullandım. Normalde header'da başka bir şey kullanmıştık. Yine Clark'in diğer kütüphanelerinden, server'da çalışanlar, await'te çalışanlar yine aynı şekilde tabii ki onu da kullanabilirdik ama biz burada use state kullanacağımız için ne yaptık? O yüzden dolayı bu arkadaşı kullandık. Şimdi tekrar geliyorum, ben buraya diyeceğim ki arkadaşım eğer ki bu arkadaş yani giriş yapılmamışsa ve user null'sa o zaman sen bana diyeceksin ki işte hatta div demeyelim biz buraya, direkt şu butonu ekleyelim şimdilik. Diyelim ki işte ne desin, giriş yok yazsın. Tekrar yeniden buraya geleceğim. İki nokta tekrar parantez açacağım ve bunun içinde de işte benim normalde checkout ile ilgili bir butonumun olması gerekiyor. Zaten yönlendirme işlemi vesaire de yapacağım için burada benim aynı zamanda router'da tanımlamam gerekiyor. Hemen şöyle tekrar gelelim. Bunları teker teker değerlerini dolduralım. Şöyle yapalım, hemen buraya bir class name ekleyeyim. px4 diyelim. Aslında bunlara da gerek yok, pardon. Hiç karıştırmayalım. Şöyle yapalım sadece. Bu butonun içine bir tane checkout diye bir tane buton oluşturayım ve arrow right diye bir tane ikon ekleyelim. Ve daha sonra class name'ini h4 v4 ml1
ya da 2 diyelim işte. Inline ekleyelim. Tamam. Evet, şu an giriş yok yazısı yazdı zaten, şu an görmüş olduğumuz gibi zaten giriş yapmadığını söyle yazdı. Biz buraya normalde ne yapacağız? Login işlemini yapacağız ama ben burayı yaparken de burada modal şeklinde açacağım için burada modal tanımlayacağım. Zaten burayı sileceğim. Şimdi onun dışında ben bu butonun aynı zamanda disabled özelliğine şunu da ekleyebilirim. Tabii şu an göremeyeceğiz giriş yapmadığımız için, ama diyeceğiz ki eğer ki giriş yapılmamışsa sen bu arkadaşı disable et diyeceğim. Aynı zamanda ben bu sayfada bir yönlendirme işlemi yapacağımı söyledim. O yüzden dolayı const router eşittir use router diyerek bu arkadaşı tanımlayacağım ve burada tam olarak linkimi söyleyeceğim. Linkim için de tekrar buraya geliyorum. Bir tane on click açacağım. Diyeceğim ki on click tekrar parantez router nokta push parantez şöyle diyeceğiz ki katalog sayfası, evet başında şu olması gerekiyor tabi, katalog sayfası slash şöyle bizim ID'miz yani config ID'miz phone yazacak zaten. Daha sonra check out sayfasına aynı şekilde yönlendiririz. Aslına bakarsanız checkout sayfasında fona vesaire artık pek bir işimiz olmayacak. Ama URL yapısını bozmamak için biz yine aynı şekilde söyleyelim. Ya da aslında direkt kullanıcıya bir checkout sayfasına da yönlendirebiliriz. Ama yine zaten bir ID vesaire bir şeyler göndermemiz gerekiyor. Yani checkout ID yerine direkt bu şekilde yazsak daha mantıklı olur sanki. Duruma göre tabii ki değiştirilebilir. Tekrar şöyle yeniden kaydedelim ve şimdi buradaki bu işlemimizi yapmaya başlayalım. Şimdi bunun için şuraya tekrar geleceğim. Diğer sayfalarda da kullanabileceğimi düşündüğüm için o yüzden dolayı bizim normal komponent klasörümüzün içine modal login.tsx rafc diyeceğim ve burada bir modal login kullanacağım. Bunun için hemen şöyle shotgun'ımıza gelelim. Şurada alert diyalog var. Bunu kullanacağız. Şu arkadaşı yükleyeceğiz. Daha sonra şöyle şunun gibi bir menü yapmayı düşünüyorum. Çünkü ben burada mesela bu tasarımı beğenmedim. Bir şey unuttum mesela. Resmi beğenmedim. Geri gelmek istiyorum. Buradaki tuşu kullanmak yerine buradan geri gelsem daha mantıklı olacaktır. Ya da başa almak için, kategoriyi seçmek için burada bir site haritası daha sonra tasarlayacağız zaten. Şimdi hemen bu arkadaşı yükledikten sonra şöyle gelip yükleyelim. Bunu yükledikten sonra tekrar geleceğim. Burada alert diyalog. Şöyle birazcık aşağı ineyim. Evet, şöyle birazcık sadesi var. Yine aynı şekilde gelip bunu buraya kopyalayacağım. Ve bu arkadaşı da yine aynı şekilde gelip buraya kopyalayacağım. Şöyle hizalayalım. Tekrar gelelim biz burada. Buton yerine artık bizim burada kullanacağımız şey ne olacak? Modal login olacak. Evet, tekrar şöyle gelip bakacak olursak Open'a tıkladığımız zaman görmüş olduğumuz gibi bir sayfamız açılıyor. Şimdi gelip bu arkadaşı hemen bir düzenleyelim kendimize göre. Şimdi aynı zamanda ben kullanıcıyı ne yapmak istiyorum? Bu sayfayı geri göndermek istiyorum. O zaman benim kullanıcıya buradan bir tane de sayfa göndermem gerekiyor. Yani şu sayfaya gitmen gerekiyor arkadaşım demem gerekiyor. Bunun için bu modal login sayfasında da bir tane interface tanımlayacağım. Hemen şöyle tekrar gelelim. Bir tane interface diyelim. Modal login props diyeceğim. Ve diyelim ki işte redirect URL diyelim ismine ve zorunlu olmasın ve türüne string olduğunu söyleyelim. Ve bu arkadaşı da yine aynı şekilde gelip burada tanımlayalım. Modal login props, evet, ve redirect'imizi buraya ekleyelim. Şimdi biz buradaki bu redirect'imizi niçin kullanacağız? Yönlendirme işlemi için kullanacağız. Yani benim burada işte ne olabilir, işte bir tane sing up işlemim olacak. Single işlemim olacak. Onun için kullanacağım. Ben şuradaki bu footer'ı vesaire kullanmak istemiyorum. O yüzden şunları şuradan kaldırayım. Description alanını da kullanmayacağım. Sadece aslına bakarsanız content alanını kullanacağım diyebiliriz. O yüzden şunları şuradan silelim. Buraya hemen aynı şekilde gelip bir tane shield ekleyelim ve bunun içine de aynı şekilde bir tane buton ekleyelim. Şöyle buton, buton ve diyelim ki login diyelim. Sonra tekrar bu arkadaşın yanına ikon vesaire bir şeyler eklemek isteyebiliriz. Şöyle yapalım. Şuradaki gibi aynı şeyi bozmadan buraya aynı şekilde yazayım. Ve burada da user ikon diyelim. Ve bu da burada gözüksün. Evet, login'e bastığımız zaman şöyle bir modal açılıyor. Tabii şu an modalımızda herhangi bir şey yok. Ve kapatamıyoruz da.
O yüzden dolayı benim modelumu aynı zamanda bir de rahat bir şekilde kapatsam daha güzel olacak. Hemen öncelikle şu arkadaşımızla bir tane class name diyelim. İçindeki verilerimin de benim ortada olması gerekiyor. Justify center, item center ve full ve flex diyelim. Tekrar gelelim buraya. Diyelim ki alert dialog cancel ekleyelim bir tane. Ve bunu da yine aynı şekilde s shield diyelim. Ve bunun içine de yine aynı şekilde bir buton ekleyeceğim. Şöyle. Evet, şöyle hizalayalım. Evet, butonumuzun içinde sadece bir şöyle bir linkle ilgili bir ikonumuz olsun. Pardon, link değil, özür dilerim. X diye bir ikon var. Bu titreyak, bunu ekleyelim. Yanında vesaire bir şey olmayacağı için sadece H4 V4 desem yeterli. Ve buradaki bu arkadaşlar ben class name diyelim. Absolute bir yapı. Top 2 right 2 diyeceğim. Bu arkadaşlar zaten relatif bir şekilde çalıştığı için içine sadece absolute diyerek ekleyebiliyoruz. Bir de padding 2 de diyebiliriz. Tekrar gelip buna tıkladığımız zaman bakın şurada bir buton geldi. Çok da istediğimiz gibi değil. Bu arkadaşın şöyle varyant özelliğine de gelelim. Link diyelim. Tekrar bakalım. Evet, tıklayarak bunu kapatabiliyoruz. Şimdi gelelim bu arkadaşın yine aynı şekilde içini yapmaya. Buraya tekrar geliyorum. Diyeceğim ki single clerk next.js diyeceğim. Ve burada routing ve buraya hash diyeceğim. Bu sayfaya tekrar gönderebilmek için. Ve diyeceğim ki nasıl redirect? Evet, şu olacak ve benim yukarıdaki redirect URL'imi de buraya ekleyeceğim parametreden gelen. Tekrar yeniden buraya geleceğim. Benim o zaman burada ne yapmam gerekiyor? Tam olarak sayfamı söylemem gerekiyor. Zaten sayfam şunun aynısı. Hemen yine aynı şekilde gelip kopyalayalım. Diyelim ki şöyle tuhaf tırnak ve şundan da olacak. Direkt bunu bu şekilde söyleyelim. Bu sefer checkout demeyeceğiz. Preview sayfasına tekrar ne yapacaksın? Yönlendireceksin diyeceğiz. Evet, bunları bu şekilde yazdık. Şimdi hemen bu arkadaşı bir test edelim. Login diyeceğim. Bakın şöyle bir Clerk sayfamız geldi. Buradan hemen e-mail ile giriş yapıyorum. Seçtim hesabımı ve beni aynı sayfaya geri göndermesi gerekiyor. Bakalım. Evet, görmüş olduğumuz gibi girişimizi yaptık ve burası geldi. Ve checkout'a bastığım zaman beni artık nereye gönderecek? Checkout sayfasına yönlendirecek. Buraya kadar işlemlerimiz tamam. Bir de ben şu yukarı tarafa aynı zamanda bir de konfeti eklemek istiyorum. Bu yüzden dolayı Google'a şöyle hemen gelelim. Diyelim ki Next.js konfeti diyelim şöyle. Bulamadım. Ben şöyle direkt kütüphanesinin ismini yazayım. Hatta bununla ilgili bir iki tane de örnek de şey de göstereceğim. Şu şöyle olması gerekiyor. Şu sayfaydı sanırım. Evet, buradan isterseniz kendinize uygun bir konfeti de yaratabilirsiniz. Bakın böyle tıkladığınız zaman şu oluyor. Buradan istediğiniz gibi kendinize bir ayar dosyası da hazırlayarak istediğiniz gibi bir konfeti de yaratabilirsiniz. Benim işim ama şu an için burayla zaten ayarlarımı vesaire de aşağı yukarı belli. Hemen şu arkadaşı yine aynı şekilde gelip kalıcı yazacağım ve yükleme işlemini başlatacağım. Yükleme işleminden sonra şöyle tasarımda şöyle yukarı doğru çıkayım. Ve diyelim ki şöyle bir parantez aç kapat yapalım. Ve konfetimi ben burada tanımlamak istiyorum. En başta o yüzden dolayı buraya tekrar yeniden bir tane div açacağım. Tekrar yeniden gelelim. Evet, diyelim ki class name pointer events none olsun yine. Seçilemesin. Aynı zamanda absolute bir yapı. Inset 0. Taşan bölgeleri gizle. Flex. Justify center. Tamam. Burada da şimdi konfetimi aynı şekilde söylemem gerekiyor. Ve konfetim başlangıçta açılmasını istiyorum. O yüzden dolayı bir tane useState tanımlayarak başlayacağım. Ve diyeceğim ki useState'imin ismi tam olarak bu olacak ve boolean yapıda çalışacak. Aynı zamanda başlangıçta çalışmasını istediğim için bir de useEffect yazacağım. Ve diyeceğim ki useEffect'i başlangıçta sen bana set et diyeceğim. Buraya da konfeti ile ilgili ayarlarımızı buradan bakın zaten kullanabileceğimiz şeyleri söylemiş burada. Bir tane örnek vermiş. Zaten size göstermiş olduğum bu dosyada da yine aynı şekilde bundan ne yapabilirsiniz? Bakın şurada
aynısını kopyalayabilirsiniz. Ben de zaten daha önceden hazırlamıştım. Tekrar geleceğim şuraya. Sadece bunları yazacağım. Konfeti diyeceğim. Aktif özelliğine buradaki duruma göre, zaten bakın şurada da örnek var mesela, aktif özelliğine diyor ki this process completed diyor. Biz de ne yapıyoruz? Bunu use state'te tutuyoruz. Config ile ilgili ayarlarınızı da zaten buradan yapabilirsiniz. Ben sadece direkt bunları bu şekilde söyleyeceğim. Tekrar gelelim sayfamıza. Confetti'nin kütüphanesini de eklememiz gerekiyor. Bunun için şöyle şu yukarıya aynı şekilde geleceğim. Bu arkadaşı kopyalayacağım. Tekrar yeniden şöyle gelip bakacak olursak, bakın görmüş olduğumuz gibi konfetilerimiz yukarıdan aşağı bu şekilde geldi. Evet, güzel. Artık checkout'a bastığımız zaman ödeme işlemini gerçekleştirerek siparişimizi tamamlayabiliriz. Telefonla ilgili şu an için bölümlerimiz bu kadar gibi. Şimdi diğer bölümlerine geçeceğiz ama diğer bölümlere geçmeden önce de olmazsa bir site haritası yapalım. Yani ben sayfalarında rahat rahat geri ileri gidebilmek için burada birinci aşama, ikinci aşama, üçüncü aşama gibi bir alan hazırlayayım ve daha sonra da buraya aynı şekilde bunu işleyerek devam edelim. Evet, şimdi site haritamızla devam edelim. Şimdi biz buradan normalde bir geri gelerek aynı zamanda tasarımda değişiklik ya da fiyatlar konusunda değişiklik yapmak isteyebiliriz. Bunun için neler yapacağız? İlk başta katalog sayfamızdan başlayarak aslında bizim tamamen bir site haritasına ihtiyacımız var. Şöyle yapalım, hemen öncelikle şöyle tekrar geleyim. Benim normalde burada bir katalog sayfam var. Ben buraya tekrar gelip bir tane layout.tsx diyerek ve rafce diyerek diyelim ki işte ne buranın ismi, katalog layout diyerek bir şey oluşturalım. Şimdi ben yine aynı şekilde burada bir interface yazarak Children'la birlikte ne yapacağım? Değerlerimi teker teker göstereceğim. Hemen şöyle tekrar geliyorum, bir interface katalog layout prop children react node diyeceğiz. Daha sonra tekrar geleceğim, yine aynı şekilde burada tanımlayacağım. Çünkü tüm sayfalarımda olmasını istiyorum zaten bu arkadaşın. O yüzden dolayı ne yapıyoruz? Burada söyleyeceğiz. Sonra ben buradaki şu tasarımı şuradan şöyle sileyim ve şuraya bir children alanı ekleyelim. Ve aynı zamanda tekrar yeniden buraya bir komponent dosyamızın içine oluşturabiliriz. Şuraya tekrar gelip diyelim ki katalog site map nokta tsx rafçı, evet, ve buraya da ne yapacağım? Aynı şekilde geleceğim, katalog site map'imi ekleyeceğim. Evet. Şimdi artık tüm sayfalarımda benim bu katalog site map'im olacak. Hangi sayfaya gelirsem geleyim görmüş olduğumuz gibi olacak. Ben burada artık tasarımı rahat bir şekilde yapabilirim. Şimdi benim burada yine aynı şekilde yakalamam gereken şuradaki şu iki tane değer var. Benim yine aynı şekilde bunları gelip yakalamam gerekiyor. Diyeceğim ki interface katalog site map, yine şöyle tekrar props params'tan yine aynı şekilde yakalayacağız. Diyeceğiz ki işte config id ve product, bunları ekleyeceğim ve burada yine aynı şekilde bu arkadaşı söyleyeceğim. Evet, bunları söyledikten sonra tekrar geleceğim ben buraya. Diyeceğim ki şimdi ben buradaki bu paramsla birlikte zaten artık değerlerime erişebiliyorum. Artık benim geriye ne yapmam gerekiyor? Bir tane pet name yazmam gerekiyor. Neden? Çünkü ben URL'imde yakalamam gereken değerleri yakalamak için ne yapacağım? Pet name'i kullanacağım ve şu pet name'i şöyle ekliyorum. Bunu eklediğim için yukarıda muhakkak use silent yazmam gerekiyor. Daha sonra şöyle bir tane current step yazacağım. Şimdi benim burada birden fazla adımım olacak. Ortalama 6 tane adımım olacak zaten buradaki. Adımlarım katalog sayfası, product sayfası, işte design sayfası, preview sayfası, checkout ve daha sonra da finish sayfası diye adımlarım olacak. Ben şimdi bu adımları burada teker teker tanımlayacağım. O yüzden dolayı bu şekilde bir tane current step ve set current step diye bir değer tanımlayacağım. Daha sonra benim bu steplerimle ilgili şu şekilde bir dosya hazırladım. Direkt bunu yapıştıracağım ve üzerinde size göstereceğim. Şimdi diyeceğim ki arkadaşım steps diye bir şeyimiz olsun. Label'ında upload yazsın. Href'inde katalog olacak. Yani katalogun linki olacak. İlk sayfamız. Daha sonra product, katalog ve params config id alacak. K2 olsun. Design sayfamız olacak. Yine aynı şekilde.
Üçüncü sayfamız yani hangisi? Şu preview olmadanki hali, dizayn yaptığım sayfam. Daha sonra preview sayfamız, checkout sayfamız ve sonunda da finish sayfamız olacak. Bunları bu şekilde söyleyeceğim. Daha sonra ben bu arkadaşlardan herhangi birine tıkladığım zaman gidebilmem gerekiyor. Ama mantığım şu şekilde olacak. Şimdi eğer ki geri gitmek istiyorsam gidebilirim ama ileri gidemem. Çünkü herhangi bir değer eklemem gerekiyor mantıken. Yani ID'den sonra buraya bir fon mu, tişört mü bunu eklemem gerekiyor. O yüzden dolayı ne yapacağız? Sadece geriye doğru çalıştıracağız. İleriye doğru bu arkadaş çalışmayacak. Şimdi bunu aynı zamanda benim başlangıçtan itibaren değerlerini almam gerekiyor. Ve şunu yapmam gerekiyor. Şimdi benim buradaki bir hirefim, bir şeyim var. Görmüş olduğunuz gibi. Ve benim burada aynı zamanda neyim var? Bir ya indeks numaram olması gerekiyor. Yani şimdi şöyle. Bunlar normalde burada key'ine bir yazıyor olsa da biz key için gerçi konuşmayayım. Şimdi bunun normalde ilk değeri sıfır. Bunun ilk değeri bir. Benim değerlerim alırken de bu benim birinci stepsim olduğu için artı bir ve eksi bir ekleyerek bunları ona göre çağırmam söylemem gerekiyor. Hemen şuraya tekrar geleceğim. Bir tane yüz efekt hazırlamıştım. Zaten yine aynı şekilde gelip bunu yapıştıracağım. Ve diyeceğim ki const matching step diyeceğim ve steps'in find indeksini href ile birlikte al. Daha sonra eksi 1'e eşit değilse eğer bana ne yapacaksın? Bunu artı 1 diyerek ne yapacaksın? Göstereceksin. Yani ben burada bir kontrol yapıyorum. Daha sonra indeks numarasından dolayı bakın find index'e buldum. Ve daha sonra ne diyorum? Bunu bir arttırarak bana getir diyorum. Şimdi aynı zamanda benim bir de click event'i yazmam gerekiyor. Bu click event'im de şu şekilde olacak. Diyeceğim ki arkadaşım handle step click step key'imizin bizim eğer ki current step'ten yani burada tanımlamış olduğumuz yani şu yukarı tanımlamış olduğumuz ve burada set etmiş olduğum current step'ten küçük veya eşitse o zaman bana bunu yap. Ama değilse ne yapacak? Diğerlerini tıklamasına izin vermeyecek. O yüzden dolayı biz burada click işlemimizde aslında söylemiş oluyoruz. Buraya kadar tamam. Şimdi benim şurada bir tane progress barım vardı hatırlarsanız. Daha önce biz bunu resim yüklerken de kullanmıştık. Ama ben buradaki bu renkleri de aynı zamanda my color rengime çevirmek istiyorum. Böylelikle en azından yine aynı şekilde yeşil bir şekilde olsun ve yüklerken de yine aynı şekilde ne yapsın bize yeşille birlikte yüklesin. Şu an bir hatamın olduğunu söylüyor. Evet şu arkadaşla ilgili sorun olduğunu söylüyor. Hemen şöyle tekrar gelip bir bakalım. Şimdi biz burada params nokta config nokta id dedik. Evet bir sıkıntı olmaması lazım. Evet şöyle tekrar bakalım. Nerede sıkıntı olduğunu söylüyor. Bakayım şöyle tekrar. 25. satırda sıkıntı var diyor. Params config nokta id. Bir sorun yok aslında. Şöyle yapalım biz. Bunu tanımlarken bu şekilde tanımlayabiliriz aslında. Config catalog size page use pet name dedik. Params config id. Evet bir sorun olmaması gerekiyor. Burada şeyimiz vesaire var. Bu da var. Evet bir sorun olmaması gerekiyor. Şöyle yapalım. Biz bunu buradan silelim. Use params kullanarak aynı şekilde tanımlayalım. Hemen tekrar geleyim. Burada diyelim ki const params use params diyelim. Ve yukarıdaki şu site map'i aynı şekilde buna ekleyeyim. Tekrar şöyle yeniden bakalım. Şu an bana bir sıkıntı yaratacak mı? Şu anda da use params'ı tanımadı. Hemen yine şöyle geleyim. Kütüphanesine ekleyelim. Next Navigation'la birlikte tekrar yeniden şöyle bakalım. Bir sıkıntı olmaması gerekiyor. Evet tamam bir sıkıntı yok. Diğer türlü de alabiliriz aslında ama şimdi genel burada bir kompanyon şeklinde olduğu için alamadı. O yüzden dolayı ne yapacağız? 100 paramsa biz de elimizde yakalayacağız. Bir komponente içinde olmadı yani buradaki bir page'in içinde olmadığı için o da yüzden yakalayamadı. 100 paramsa biz ne yapabiliriz? Yine aynı şekilde bu değeri yakalayabiliriz. Buraya kadar tamam. Şimdi ben yazmış olduğum ya düzeltmiş olduğum bu progress barı da aynı şekilde kullanmak istiyorum. Şöyle yapacağım şimdi benim burada bir sayfada birden fazla şey tanımlayarak aslında gidebilirim. Tek bir sayfada yaparak gideyim ben bunu. Layout'umuza zaten bunu ekledik. Yani kategori sistemi ekledik. Burada benim asıl tasarımım olacak zaten. Şimdi biz buraya şöyle diyelim. Bizim buradaki bu return'ümüzde div yerine bir tane header kullanalım. Ve daha sonra tekrar gelelim burada bu header'a bir class name verip ve margin top ya da padding top 5 diyelim.
Sonra ben buraya bir tane progress bar eklemek istiyorum. O yüzden dolayı bunu geleceğim aşağıda tanımlayacağım ve burada yine aynı şekilde çağıracağım. Şuraya tekrar gelelim. Bir tane const progress bar eşittir. Tekrar şöyle parantez üstü parantez. E, evet şöyle yapalım. Değerlerimizi direkt burada tanımlayalım diye şey yapıyorum. Şöyle tekrar geleyim yeniden yazalım. Diyelim ki ismine current step ve türüne number diyelim ve bu arkadaşı da yine aynı şekilde burada yapalım. Yukarıdaki interface'de hiçbir farkı yok. Sadece ben burada hepsi karışmasın diye tek bir satırda yapabilmek için ne yapacağım? Bu şekilde yazacağım. Daha sonra tekrar geleceğim buraya bir tane const progress diyeceğim. Ve diyeceğim ki arkadaşım sana bir tane current step değeri gelecek. Sen bu değeri 6'ya böleceksin. Çünkü benim 6 tane elemanım var. Ve bunu çarpı yüzde böleceksin ki bana ona göre bu arkadaşı döndürebil. Tekrar geliyorum bir tane return yazıyorum ve burada yapmak istediğim tasarımı yapacağım. Tabii ben buraya progress barımı zaten ekleyeceğim ve bu progress barın value diye bir özelliği var. Pardon progress bar değil progress. Şu component üyedeki progress. Buraya tekrar geleceğim. Value diyeceğim ve buradaki tanımlamış olduğum progress'i buraya ekleyeceğim. Ama benim bir de diğer taraftan ne göndermem gerekiyor? Current step değeri göndermem gerekiyor. Bunun için hemen şöyle tekrar yukarı doğru çıkıyorum. Zaten bizim daha önceden buradan bir hesaplamış olduğumuz zaten bir current step'imiz var. Ne yapacağız yani biz? Bu almış olduğumuz değeri burada tekrar göndereceğiz. Ve hemen tekrar geliyorum buraya progress bar ve bu arkadaşa diyeceğim ki current step özelliğine bizim current steps'i ekle diyeceğiz. Evet şu şekilde bir şeyler geldi. Şu an görmüş olduğumuz gibi kaçıncı adımdayız? Biz dördüncü adımda olmamız gerekiyor. O yüzden dolayı bu şekilde geldi. Şöyle geri gelelim. Bakın görmüş olduğumuz gibi geri gitti ve bu şekilde ileri gitti. Güzel. Şimdi ben bu arkadaşın birazcık tabii ki hizasını vesaire ayarlamam gerekiyor. O yüzden buraya tekrar gelelim. Diyelim ki class name relatif bir yapı olsun. Margin bottom 5 ve sayfanın 2 bölü 3'ünü kaplasın. mx out olsun ve margin top 6 olsun diyelim. Evet şu şekilde bu arkadaşı ortalayalım. Mobilde vesaire bir sıkıntısı var mı? Yok. Tamam. Şimdi bunu ekledik. Şimdi artık aynı şekilde benim bunları linkler şeklinde de eklemem gerekiyor. Burada tekrar geleceğim bir tane nav tanımlayacağım. Diyeceğim ki nav class name yan yana olacak bunlar. Justify center diyelim. Item center diyelim ve bir de boşluklar içinde space x şöyle birazcık fazla verelim. Şunu verelim mesela. Şimdi benim burada tanımlamış olduğum şöyle yukarı doğru çıkalım. Bir stepsimiz var. Şimdi biz buradaki değerleri aynı şekilde döndürmek istiyoruz. O zaman tekrar geleceğiz burada. Ne yapacağız? Bir map yazacağız. Hemen şöyle tekrar gelelim. Diyelim ki steps nokta map parantez parantez step diyelim ve ismine evet şöyle ve buradan da şöyle bir eşittir tekrar parantez burada nasıl bir tasarım istiyorsak zaten artık söyleyebiliriz. Hemen şöyle bir bakalım. Tabii içine herhangi bir şey yazmadım. Şöyle baktığımızda görmüş olduğumuz gibi yan yana stillerimiz belli. Şimdi bizim bu arkadaşların öncelikle linkleri vesaire olacak. Tıkladığımız zaman vesaire de gitmeleri gerekiyor. Yani bizim buradaki bu tüm şeyleri kullanmamız gerekiyor. Label'ı, href'i, key'i. Burada benim yine aynı şekilde kullanmam gerekiyor. Şimdi o yüzden dolayı biz buraya tekrar yeniden gelelim. Bir tane daha const step diyerek yeni bir tane şey tanımlayalım ve bunu komponent tanımlayalım ve bunun içinde yine döndürelim. Buna tabii ki ayrı bir sayfada da yapabiliriz. Step item diyerek hatta step item diyelim biz buna. Tekrar şöyle bir parantez ve süslü parantez açalım. Burada benim yine aynı şekilde değerlerimi tanımlamam lazım. Şöyle yapacağım ve sonra tekrar geleceğim. Şöyle ve şöyle diyerek ne yapacağım? Bunun içine kodlarımı yazacağım. İçine kodlarımı da yazarken return tekrar parantez şöyle div bu şekilde olması gerekiyor. Şimdi gelelim biz buradaki değerlerimizi tanımlamaya. Biz buradaki değerlerimizi buradaki gibi interface şeklinde tanımlayabiliriz. Ama ben yine aynı şekilde tek satırda bunları bitirmeye çalışacağım. O yüzden dolayı şöyle yapacağım. Buraya gelip diyeceğim ki şöyle enter atalım. Number değerimiz olsun bir tane. Label değerimiz olsun. Ya da şöyle yapsak daha kolay olacak galiba.
Gelip buraya yazalım direkt. Diyelim ki number değerimiz olsun. Türü number olsun. Daha sonra label değerimiz olsun. Yazılarımızı yazdırabilmek için string diyelim yine aynı şekilde. Başka href değerim olacak. Ve yine türünün string olduğunu söyleyeceğim. Is aktive değerim olacak. Boolean yapıda olsun diyeceğim. Çünkü ben ne yapacağım normalde? Eğer ki bu arkadaş eğer ki burada ne dedik biz? Ee, geriye gelebilecek ama ileri gidemeyecek. O yüzden dolayı benim ne yapmam gerekiyor? Bunu aktif ya da pasife geçirmem gerekiyor. Aynı zamanda buna tıklanabiliyor mu? Bununla ilgili tekrar yeniden bir boolean yapısı yapacağım. Ve bir de on click yani butonumuz için bir şey yazacağız. Bunun için de şu şekilde void diyeceğim. Evet, şöyle kontrol 9 yapsam nasıl hizalar? Evet, şu şekilde hizaladı. Hepsini rahat bir şekilde görebiliyoruz. Tamam. Şimdi tekrar geleceğim burada. Control space bu şekilde hızlı bir şekilde bu arkadaşları ekleyebiliriz. Hepsini şu şekilde ekledim. Bunları ekledikten sonra artık ne yapacağım? Burada bir tasarım yapacağım. Şimdi ben bu tanımlamış olduğum değerleri yine buranın içinde vereyim ki bir yandan tasarımı görmeye çalışayım. Hemen şuraya tekrar geleceğim. Bu arkadaşı silelim ve diyelim ki step item ve şunu şöyle kapatalım. Ve ben burada mantıken ilk başta bir key söylemem gerekiyor. Yoksa diğer türlü bize bu arkadaş sorun yaratıyor ve step key'imizi buraya verelim. Number değerimiz için yine aynı şekilde step'ten gelen key'imizi verelim. Label değerimiz için yine step'ten gelen label'ımızı vereceğiz. Href değerimiz için yine step'ten gelen href verelim. Is clickable için yine şöyle diyeceğiz burada. Step nokta key clickable için küçük ya da eşitse current step'ten o zaman ne yapacak? İşte duruma göre aktif ya da pasif yapmasını sağlayacağız. O yüzden dolayı bunu bu şekilde söyleyeceğim. Yine is aktive diye bir değerimiz olacak. Biz bunda da ne yapacağız? Buradaki bu arkadaşların stillerini ayarlayacağız. Yani eğer ki ben bu sayfadaysam bu arkadaşın ne olması gerekiyor? Farklı bir stilde olması gerekiyor. O yüzden dolayı burada bunu söyleyeceğiz ve buraya tekrar geleceğim. Diyeceğim ki step nokta key eşitse current step'e diyeceğim ve on click işlemi için de yukarıda yazmış olduğumuz handle step click ve bu arkadaşa da bir tane step nokta key vereceğiz. Zaten burada tanımlamıştık bu step key'i, yine ne yapacağız? Bu şekilde kullanacağız. Şu an için herhangi bir hatamız yok. Şimdi gelelim burada tasarımını yapmaya. Hemen şöyle tekrar gelelim bu arkadaşa. Diyelim ki div class name flex call item center diyelim. Şimdi biz burada aynı zamanda dediğimiz gibi tıklanabilir mi değil mi onları da yazmamız gerekiyor. Hemen şöyle buranın on click özelliğine diyeceğiz ki is clickable ya on click ya da undefined şeklinde söyleyeceğiz. Eğer ki is clickable ise on click'e tıklanabilir, değilse undefined olur diyeceğiz. Tabii şu an için herhangi bir değerimiz varsa otomatikman gözükmedi. Şimdi buranın içine tekrar geleceğim. Aynı şekilde bir tane link ekleyeceğim. Next link şöyle aç kapat yapalım ve bunun içine diyelim ki şöyle number'ımızı yazsın mesela. Şu an bakalım ne gözükecek. Evet, şu an yükleniyor. Evet, href vermediğim için bana problem yarattı. Hemen href için de tekrar diyeceğim ki is clickable href ya da ne yapacak o zaman? Boş döndürmesi için kare işaretini verebiliriz. Hemen şöyle tekrar yeniden bakalım. Evet, görmüş olduğumuz gibi değerlerimiz geldi. Şimdi biz normalde form preview'dayız. Şu 4 sanırım. Bakın 5, 6. Evet, bunlara normalde gerçi yazmadık değerlerini. Mesela 3'e tıkladığım zaman görmüş olduğumuz gibi geriye gidiyoruz. 2'ye tıkladığımız zaman görmüş olduğumuz gibi geriye gidiyoruz. Ben şu an tekrar şöyle geri alayım. Şimdi onun dışında benim burada yine bir stil tanımlamam, bir ayarlamalar yapmam gerekiyor. Hemen şöyle diyelim. Link number tamam. Şurada bir class name yazalım biz. Diyelim ki class name işte V 10 olsun, H 10 olsun, flex item center
Justify center. Rounded full diyelim. Yuvarlak bir şeyler oluşturmak istiyorum. Yumuşak bir geçiş efekti için transition old ve duration 300 ve cursor pointer ekleyelim. Evet bakalım. Bir şey olmadı. Şöyle yapacağız. Renk eklememiz gerekiyor buraya. Mesela buraya tekrar gelecek olursam BG şöyle 300 diyelim. Aşağı yukarı bir renk gelecektir. Evet şöyle grimsi bir renk geldi. Tamam. Şimdi ben şöyle yapmak istiyorum. Bu arkadaşı aslında CN'yi alsak daha mantıklı olacak. Şöyle tekrar gelelim. CN diyelim. Parantez açayım. Şu CN'nin kütüphanesini yükleyelim. Burada aynı şekilde bunları söyleyeyim. Şöyle. Sonra bu arkadaşın bitmiş olduğu yere tekrar geleyim. Bir virgül ekleyelim ve burada neyse şartlarımız yazalım. Diyelim ki eğer ki durum is aktifse arkadaşım bana şu tasarımı getireceksin. Diyeceğim ki bg my color 100 ve textimiz white olsun diyeceğim. Eğer ki is clickable'sa aynı zamanda şöyle diyeceğiz. Is aktifse bunu getirdi. Evet, is clickable'sa bana diyeceğiz ki şöyle background'un gri 300 diyelim ve text'in gri 600 diyeceğim. Tekrar gelelim buraya. Aynı şekilde iki nokta ve diyeceğim ki background'un gri 200 diyelim. Text'in gri ne diyelim? Yukarıda şöyle bunda 400 diyelim. Tamam. Diğerinden birazcık farklı olsun ve üzerine tıklanmayacağı için cursor not allowed yazısı gelsin. Evet şöyle tekrar bakalım. Burada bir hata yaptığını söylüyor bana. Durum eğer is aktifse bunu getir. Is clickable'sa bunu getir. Evet şu arkadaş galiba yazarken karıştırmışız. Evet şöyle olması gerekiyor. Tamam şöyle tekrar yeniden gelip bakalım. Evet şu an dördüncü değerdeyim. Görmüş olduğumuz gibi üçüncü değere tıklayabiliyorum. Bakın bunlara tıklayamıyorum. Bunları da ne yaptım? Böyle bu şekilde kursorla birlikte ve buradaki isActive ve clickable'la birlikte bu arkadaşlara ne yaptık? Kapattık. Güzel. Şimdi ben bunların altlarına aynı zamanda yazı vesaire de yazdırmak isteyebilirim. O yüzden dolayı şöyle yapalım. Sadece harflerin üzerine tıklandığı zaman gidecek zaten. Aşağıdaki yazı sadece yazı şeklinde olacak. Şöyle tekrar yeniden gelelim ve diyelim ki div class name. Yine burada da cn kütüphanesini kullanalım. Şöyle diyelim. Cn parantez açalım. Margin top 2. Text'i işte sm olsun. Font'u medium olsun. Translation color kullanalım ve duration'la şöyle 500 diyelim. Tekrar gelip virgül ekleyelim ve diyelim ki is aktifse o zaman arkadaşım sen bana text my color yüzü getir. Is clickable'sa o zaman text gray 700'ü getir ama tıklanmayacaksa da o zaman sen bana text gray 700 dedik. Burada da 400 diyelim. Evet. İçine herhangi bir şey yazmadık tabii ki. O yüzden belli olmadı. Buraya da tekrar gelelim. Aynı şekilde label diyelim ve bunu da yazdıralım. Evet, şu an görmüş olduğumuz gibi bir tasarım oldu. Renklerimiz birazcık sanki olmadı gibi. Şuradaki renklerle birazcık oynamak istiyorum açıkçası. Şimdi upload. Burada göze batan aslında hem şey hem şu. Burada BG Gray 300 dedik. Upload. Şuralar güzel duruyor aslında. Sanki şu yazıların içindeki renkleri beğenmedim. O yüzden dolayı bunları birazcık oynamak istiyorum. Text Gray 600 demişiz. Bunu şöyle 500 diyelim ya da 400 diyelim. Şu arkadaşa 300 diyelim. Burada da yine aynı şekilde şöyle tekrar bakalım. Gray evet yukarıda 400 demiştim. Buraya da 400 diyelim. Buna da şöyle 300 diyelim. Evet bu sefer çok daha kötü oldu.
Evet, şöyle renkleri birazcık açmak istedim ama çok başarılı olamadım galiba. Tamam, biz en iyisi böyle olsun. Tamam, olduğu kadar. Hatta rengi koyu yapsam daha güzel mi durur acaba? Evet, rengi koyu yapınca birazcık daha düzgün gibi. Tamam. Artık ben 3'e tıkladığım zaman buraya gelebiliyorum. 4'e ileri vesaire gidemiyorum. Burada işlemlerimi tamamlayıp tekrar yine aynı şekilde 4'e geçtiğim zaman buradaki bu arkadaşın otomatikman ilerlemesi gerekiyor. Evet, veri tabanına kaydediyor galiba, birazcık sürüyor. Evet, görmüş olduğumuz gibi geçti. 1'e tekrar geldik mesela, burada resim yükleme alanımız, burada 2'ye geçemiyoruz. Resim yükledikten sonra tekrar şöyle bir tane resim atalım. Evet, birazcık manav resimlerinden çıkıp aslında şöyle düzgün resimler kullansam daha güzel olacak. Bakalım, ekomerce, slider, başka ne varmış benim burada? Otel resimleri var, manav resimleri var. Evet, bunlar var. Şurada vardı sanki resim ama. Evet. Neyse, ben daha sonra düzgün resimler bulurum olmazsa. Burada ayarlamam. Projelerde kullandığım resimlerin hepsini tek bir klasörde toplamıştım ama çok istediğim gibi bir resim vesaire bir şey yok. Şöyle bir şey seçelim mesela. Daha sonra burası için güzel resimlerle zaten test ederim. Evet, daha sonra fon seçeneğini seçtim ve resmimi artık istediğim gibi buraya yerleştirebiliyorum. Resmimizi vesaire zaten rengini vesaire değiştirebiliyoruz. Daha sonra değerlerimizi yine aynı şekilde değiştiriyoruz. Buradaki bu değerler normalde geri geldiğimiz zaman kayboluyor. Bunları aslında çerezlere kaydederek yapmak daha mantıklı olacaktır. Ben yapmayacağım ama burada çerezlere kaydetmek gerekiyor. Neden çerezlere kaydetmek gerekiyor? Çünkü bizim kullanmış olduğumuz Tansda query'nin değerlerini veri tabanında hepsini saklamıyoruz. O yüzden dolayı yani konumlu vesaire, kursor offset'li vesaire de ya da veri tabanına kaydedeceksiniz. O şekilde yapacaksınız ya da çerezlere kaydederek yine aynı şekilde ne yapabilirsiniz? Tekrar geri geldiği zaman önce onu yüklemesi, eğer ki dersiniz ki işte şöyle göstereyim örnek olarak size. Nerede benim o sayfam? Product, phone case. Evet, şuradaki bu sayfa. Mesela örnek olarak söylüyorum. Ee, Şurada mesela Options Color TV demişim. Şurada o zaman ben derim ki o zaman arkadaşım bana şu çerezlerdeki şu değeri getir ya da bu değeri getir diyerek ne yapabilirim? Bu şekilde bir tanımlama yapabilirim ama ben çerezlere sanırım kaydetmeyeceğim. Ama dediğim gibi çerezleri kaydederek bunu da aynı şekilde düzeltebilirsiniz. Ben daha fazla karıştırmak istemiyorum. Evet, şimdi artık geriye ne kaldı? Checkout sayfamız kaldı. Checkout sayfasından sonra finish sayfamız var. Bu sayfaları benim şu katalog sayfamdaki, yani şu product sayfamdaki şu diğer bölümleri de yaptıktan sonra devam edeceğim. Yani öncelikle tişört ve max sayfalarımızın tasarımlarını, yani checkout olan kadar ki bölümü yapacağız. Ödeme yöntemlerini ve daha sonra finish sayfalarını aynı şekilde hazırlayarak devam edeceğiz. Evet, şimdi tişört tasarımımıza devam edelim. Öncelikle bir tane resim yükleyelim hemen. Şu kare resimlerden bir tanesini kullanacağım. Çünkü anlaması birazcık daha kolay olacaktır. O yüzden dolayı. Daha sonra product sayfamızdan tişört bölümünü seçeceğiz. Ve burada tasarımımızı yapmaya başlayacağız. Şimdi bizim font design config sayfamızdan yine aynı şekilde birçok şeyi kopyalayacağız. Yani direkt burada aslında kopyala yapıştır yaparak da gidebilirsiniz. Ben zaten kodlarımı hazırladım. Ben de yine aynı şekilde buradan kopyala yapıştır yaptım. Bir iki tane class'ı değiştirerek aynı şekilde kullanacağız. Şimdi öncelikle şöyle bir şema dosyamıza bakalım. Şema dosyamızda bizim bir tişört sayfamız var ve bir de tişört color sayfamız var. Bizim bu değerlere uygun bir şekilde veriler eklememiz gerekiyor. Bunun için bizim normalde diğer fon kısmında yapmış olduğumuz gibi aynı şekilde tişört sayfasına gelip tekrar burada verilerimin olduğu bir tane dosya oluşturacağım. Diyeceğim ki tişört.ts. Benim bu tişört.ts sayfamda şöyle direkt yapıştıracağım. Üzerinden anlatacağım. Diyeceğim ki arkadaşım export const, işte benim fiyatım bu olsun. Tişört kolorum rengi bu olsun. Şemamda yazmış olduğu gibi renkler. Daha sonra şu şekilde resimler ekledim. Ve bunları sizinle zaten paylaşmış olacağım. Siz bu resimleri yine aynı şekilde kullanabilirsiniz. Onun dışında borderlarımız, işte label'ları, value değerleri, bunlar bu şekilde olacak. Daha sonra size'ımızla ilgili değerlerimiz de yine aynı şekilde olacak ve biz de bu değerleri ne yapacağız? Yine aynı şekilde kayıt edeceğiz. Buraya kadar işlemlerimiz tamam. Sonra tekrar gelelim biz buraya. Aynı zamanda benim bir de action dosyasına ihtiyacım var.
Yine tekrar geliyorum burada. Tişört sayfamın içine yeniden geldim. Diyeceğim ki tişört action nokta ts diyelim. Bu tişört.action ts'de bizim buradaki font case sayfamızdakinin aynısı olacak. Neden? Kaydetme işlemi. Sadece farklı olarak size ve color olacak. Case color değil. Neydi? Tişört color olacak. Aynı şekilde benim kayıt işlemini yapmam gerekiyor. Bunu da ben yine zaten daha önce hazırladım. Herhangi bir değişiklik yok. Sadece size, color ve görmüş olduğumuz gibi bunların kaydı için bunları yine aynı şekilde yazıyorum. Buraya kadar işlemlerimiz tamam. Ve bunu da kayıt ediyorum. Bunları yaptıktan sonra artık ben burada tişört sayfamda, yani hangi sayfam bu? Product'ımın içindeki page.tsx sayfamızda burada tişört alanını oluşturmuştuk. Burada ne yapacağız artık? Burada olduğu gibi bir şey oluşturmam gerekiyor. Bunun için tekrar buraya gelelim. Diyelim ki ismine tişört design config diyelim. config.tsx diyelim. Daha sonra rafce diyelim ve bizim buradaki font design config sayfamızın en üstündeki şu arkadaşları yine aynı şekilde gelip alacağım. Evet. Sonra benim burada değiştirmem gereken bu font case'i buradan sileceğim ve diyeceğim ki tişört ve bunun içindeki değerleri buraya aynı şekilde eklemem gerekiyor. Sonra burada font action var. Bunu değiştiriyorum. Tişört action olarak isimlerini değiştirmemiştim. Yine aynı şekilde bunları kullanacağım. Buraya kadar işlemlerimiz tamam. Şimdi gelelim bu tişört evet, page sayfasında da tabii bunları tanımlamamız gerekiyor. Tanımlayalım. Daha sonra bir yandan da görelim çünkü. Yine aynı şekilde bundan kopyaladım ve buraya diyeceğim ki tişört design config ve burada benim product tipim neyse parametre olarak URL'de yine aynı şekilde ne yapacağım? Buraya yazacağım. Evet, buranın içine hemen bu şekilde yazdım. Şimdi gelelim bu sayfanın içine doldurmaya. Bu sayfanın içine doldururken ben yine aynı şekilde font design sayfamdan kopya çekebilirim. Şimdi bizim buradaki şu arkadaşlara ihtiyacımız var. Şuraya kadar şunları yine aynı şekilde gelip kopyalayayım. Zaten yukarıda kütüphanelerini daha önce tanımladık. Daha sonra benim aynı şekilde iki tane referansa ihtiyacım var. Ve ben bu referansların isimlerini değiştirdim. Diğer tarafta olmuş olduğu gibi. Sonra benim burada aynı zamanda yapmış olduğum gibi tipleri vesaire bir konsulara atamam gerekiyor. Yazmış olduğum o tişört dosyasındaki şeylere göre bunları da yine aynı şekilde hazırladım. Buraya kadar tamam. Sonra gelelim bizim buradaki upload kısmımıza. Evet, bir yerde hata almışız. Bakalım hemen. Şu arkadaşı tanıyamadığını söylüyor. Şöyle bir bakalım. Evet. Biz burada şeyleri eklemedik tabii. Biz font design sayfasında gibi interface'lerimizi vesaire eklemedik. Hemen onları ekleyelim. Şöyle tekrar geleyim yukarı. Interface'lerini ekleyelim. Diğer tarafta verdik sonuçta bunları. Yine aynı şeyler zaten yine kopyala yapıştır yapıyorum ve buradaki tüm değerleri teker teker getiriyorum. Evet, bu kadar sanırım. Tamam. Şimdi hata da gidecektir. Evet, tamam. Şimdi gelelim buradaki diğer işlemlerimize. Tekrar gelip buraya baktığımız zaman sırasıyla şu şekilde bir kayıt işlemimiz var. Kayıt işlemimizi yine aynı şekilde alalım. Ama ben zaten bu kayıt işlemini değiştireceğim. Yani bu kayıt işlemini açıkçası ben nasıl yaptım? Şöyle yaptım. Deneme yanılma yöntemiyle yaptım. Eğer ki daha önceden oyun programlama işi yaptıysanız birazcık fizik bilmek gerekiyor. Açıkçası ben de açıkçası çok iyi değilim. O yüzden dolayı çok da detaylı anlatamayacağım. Ama olabildiğince anlatmaya çalışacağım. Şuradaki şu ref'i sileyim hemen ve diyelim ki buraya tişört ref olarak değiştirelim. Başka bir şeye sanırım şu anlık hata vermemesi için bir şeye ihtiyacımız yok gibi. Buraya kadar tamam. Daha sonra benim eklemem gereken şey, şöyle tekrar bakacak olursak, şöyle bizim resimlerimizin formatını çevirmek için buna ve aynı zamanda da mutate'e ihtiyacımız var ve yine aynı şekilde bunları kopyalıyorum. Buradaki tüm tasarımı yine aynı şekilde kopyalayarak üzerinden gidebilirsiniz. Ben zaten daha önceden tasarımı yine aynı şekilde hazırladığım için direkt tasarımı aynı şekilde kopyalayarak gideceğim. Siz de buradakinin aynılarını kopyalayarak yapabilirsiniz. Şimdi ben hemen şöyle yapacağım. Şöyle bir tane div ve buradakinin ismi container mx auto. Diğer tarafta da zaten yine aynı şekilde. Daha sonra ilk satırımızda bir relative ile ilgili bir şey var. Diğer tarafta yine aynı şekilde bunları tanımlayacağım. Divimizi şöyle kapatalım. Şöyle hizalayayım. Enter'a atayım. Evet.
Sonra ben sayfamı ikiye böleceğim ve burada diyor ki div ref container ref diyor. Ben container'ı burada kullanmayacağım. Neden? Çünkü öncekinde biz telefonu yaparken tüm sayfayı kaplamasında bir sıkıntı yoktu. Ama mesela tişörtün ben kollarına baskı yapılması istemeye olabilirim. O yüzden dolayı ne yapacağım? Tişörtümde benim ayrı bir alanım olması gerekiyor. O yüzden container'ımı başka bir yerde kullanacağım. Ama aynı div'i buraya yine aynı şekilde yazacağım. Evet, şöyle şunu şöyle tekrar hizalayalım. Evet. Bu divimiz yine aynı şekilde burada duracak. Sonra tekrar gelelim ve bunun içinde diğer tarafta olmuş olduğu gibi şöyle şey yapacağım ve benim resmimin boyutları 770'e 1600 olduğu için buradaki aspect değerleri değiştirerek yine buradaki bu tasarıma ona göre bir div oluşturacağım. Hemen şöyle tekrar divimi oluşturdum ve bunu aynı şekilde yazdım. Daha sonra benim buradaki gibi yine aynı şekilde aspect radium yazacağım. Yazarken de template olarak bu sefer ben değişken bir şeyler istediğim için buradaki src'm diğerlerinden farklı olacak. Şöyle yapalım, hatta daha iyi anlayabilmek için bizim şuradaki şu call span'ımızı kapatalım. Buraya tekrar gelelim. Şuradaki evet, şu call span'ı yine aynı şekilde kopyalayabiliriz. Şuraya hatta açıklama satırıyla birlikte gelip kopyalayayım. Sonra içini temizleyelim kendimize göre ve öyle kullanalım. Butonumuz vesaire, şimdilik şu on click'ini kaldıracağım. Bunu daha sonra doldururum zaten. Daha sonra format price kısmımız var. Bizim burada uzun uzun fiyatlarımız yok. Sadece tek bir tişört base price'ımız var. O yüzden bunu yazacağım. Sonra bu scroll arayamda çok fazla şey var. Mesela şu arkadaş bizim burada yok. Daha sonra şu arkadaş, model arkadaşı, aslında biz bunu daha sonra değiştireceğiz ama şimdilik böyle olsun. Daha sonra colors değil t colors şeklinde yazarsam burada bu arkadaşı da getiririm en azından ve yaparken bunu da test ederim. Şimdi ben normalde bu renklerde herhangi birine tıkladığım zaman benim burada eklemiş olduğum resimlerden herhangi birinin gelmesini istiyorum. Zaten ben bunu ne yaptım? Normalde bizim tişört dosyamızda yine aynı şekilde yazdım. Ne yapacağım? Demek ki ben bu konumları getireceğim. Yani t image'lerimi buraya getireceğim. Şimdi tekrar gelelim burada. Hemen bununla ilgili işlemimizi yapmaya. Şimdi bizim normalde, evet, şu arkadaşı kapatmışım, açayım hemen. Tekrar, evet. Yukarı doğru çıkayım. Bizim normalde burada font template png diyor ya. Biz artık bunu demeyeceğiz. Bunun yerine burada ne diyeceğiz? Benim varsayılan olan options'daki resmimi getir diyeceğiz. O yüzden dolayı buraya tekrar geleceğim. Şu şekilde aspect radyomu hemen hazırlayacağım ve tişört referansımı da buraya aynı şekilde yapıştıracağım. Zaten diğer tarafla hemen hemen aynı. Değişen bir şey yok. Bir şuradaki şu arkadaş değişiyor. Boyutuyla birazcık oynamam gerekti. Çünkü tüm ekranı kaplaması gerekiyor. Belki Z indeksiyle de oynamış olabilirim. Z20 burası. Diğer taraf kaç? Z50. Z indeksiyle de oynamışım. Geriye kalan şeyler aspect radyoları zaten değiştirdiğimi söyledim. Bir de ekstradan border ekledim. Tam olarak yerini görelim diye. Ve options'ına color t image dedim ki buradaki resim değiştiği zaman görebilirim. Şu an mavi seçili, yeşili seçiyorum. Görmüş olduğumuz gibi tişörtümüz artık hazır. Şimdi gelelim bununla ilgili diğer işlemlerimize. Şimdi normalde şurada bir tane absolute kullanmışım. Bu absolute bir işimize yarıyor mu bizim? Sanırım yaramıyor. Bunu siliyorum şimdilik. Gerekirse tekrar ekleriz. Ha, bir de ekstradan bakın, bizim eski şeyimizde şuradaki şu arkadaşta bir renk vardı. Ben bu arkadaşı buradan kaldırdım. Şuraya sadece BG Slate 100 dedim ve bunu bu şekilde kullandım. Neden? Çünkü bu resmin arka planından dolayı, yani bir beyazlık vesaire şeyden dolayı birazcık çakışma oldu. O yüzden dolayı buradaki bu absolute'ı kaldırarak direkt arka plana BG renk vererek kullandım. Buraya kadar işlemlerimiz tamam. Şimdi gelelim bizim burada yapacağımız diğer işleme. Şimdi ben buradaki divin dışında, relative divin dışında şurada tekrar geleceğim. Yeni bir tasarım yapacağım. Ve burada bir container ekleyerek gideceğiz yine. Tekrar yine aynı şekilde şöyle ekliyorum. Ve container'ımın burası olduğunu söylüyorum. T770'e 1600 yine resmimizin boyutu bu olacağı için 770'e 1600 olması gerekiyor sanırım. Evet, şunu da düzeltelim. Yine aynı şekilde olsun. Ve tam ortalı bir şekilde görmüş olduğumuz gibi şu şekilde ne yaptım ben? Resmimin olacağı yeri söyledim. Yine ben aynı şekilde RND'yi buraya yazacağım. Bakın burada overflow hidden yazdım. Ve resimde de gizlenecek bir yerler olacağı için benim buradaki şu resmim var ya, burada
ekstradan bir sil dosyası yazacağım. Şimdi ben yine aynı şekilde RND'mi kopyalayayım ve üzerinden tekrar konuşalım. Hemen şöyle tekrar geliyorum. Buraya RND'mi aynı şekilde geldim. Kopyaladım. Bir tane clip bit ekledim. Bakın inset round 0 px dedim. Yine aynı şekilde resmimi zaten getiriyorum ben burada img src ile. Yine zaten handle komponentlerim vesaire. Tamam. Absolute ile birazcık oynamış olabilirim. Hemen bakalım. Absolute Z30 çünkü değiştirdim birazcık. O yüzden dolayı tekrar uzun uzun yazmak istemedim. Bayağı uğraştım çünkü. O yüzden dolayı şöyle teker teker kodları da size göstereyim. Buraya konteynerimizi ekledik. Neden? Çünkü buranın konteyner olmasını istiyorum zaten artık. Ve boyutumuzun konteynerimizin bu şekilde olduğunu söyledim. Ve burada yine işlemler yine aynı şekilde kayıt işlemleri için handle komponentlerimiz aynı. Z indeksi değiştirdim burada sadece. Ve buraya bir de stil dosyası ekledim. Evet, bunu kaydettiğimiz zaman bakın artık resmim sadece bunun içinde oynuyor. Evet. Güzel. Şimdi onun dışında başka ne yapacağız? Bizim burada scroll area'mız var. Zaten bunları vesaire yapacağız. Şimdi yan tarafta başka neye ihtiyacımız var? Şöyle birazcık daha aşağı doğru ineyim. Şimdi bizim burada tişört base price'ımız var. Tamam, okey. Bir de ne ekleyeceğiz biz buraya? Buranın üstüne size'larımı eklemem gerekiyor. Size'larımı da eklerken buradaki şu drop down'un aynısını kullanabilirim. Bakalım nerede drop down? Evet, bulamadım. Evet, şu drop down'un yine aynısını kullanabilirim. Aynısını kullanırken yapacağım bir şey options model değil. Benim artık kullanacağım şeyin ismi ney burada? Size ve size label. İşte burada bir döngü var mesela models değil. Ne yazmam gerekiyor benim? Size map. İşte size işte ismini değiştirdiysem size label. Bunları teker teker bu şekilde tanımlamam gerekiyor. Yine kopyalayıp üzerinden aynı şekilde göstermeye çalışayım. Yine şuradan şöyle hemen hazırladım şeyimi direkt kopyalayacağım. Evet, radyo grup scroll araya. Evet, şunun altın olması lazım, bir emin olayım. Evet, şunun altın olması lazım. Bir yapıştıralım bakalım. Evet, görmüş olduğumuz gibi geldi. Şimdi zaten diğer tarafta bunları teker teker uzun uzun yazmıştık. Ben burada ne yaptım? T size dedim, size dedim. Bakın option size dedim. Bunların değerlerini varsayım olarak yine aynı şekilde çevirdim ve buraya kadar işlemlerimiz tamam. Fiyatımız vesaire her şeyimiz yazıyor. Artık continue'ya bastığım zaman benim bu resmimi kaydetmesi gerekiyor. Biz buradaki 10 klikimizi silmiştik. Hemen buradaki 10 klikimizi de kendimize göre yazalım. Şimdi benim burada artık action dosyamda geldim yukarı tanımladım. Göndereceğim değerlerin bu olduğunu biliyorum yani. Tüm bu değerleri göndermem gerekiyor benim. Ve bu değerleri de zaten bu tüm projenin içinde zaten sağladık. Bir önceki projede zaten uzun uzun anlatmıştım. Uzun uzun yazmıştık. Yine aynı şekilde tekrar geleceğim ben buraya. 10 klik için şöyle buraya bunu yapıştıracağım. Diyeceğim ki save config id, tişört color. Bunları yine aynı şekilde burada yazacağım. Base price ve total price'a yine aynı şekilde yazacağım. Çünkü burada bir fiyat için ekstradan bir şeyler olmayacak. Değişiklik olmayacak ve bunları burada bu şekilde söyleyeceğim. Buraya continue dediğim zaman artık kayıt işlemini yapması gerekiyor. Şu an bir hata aldık. Bakalım hata sebebimizle ilgili bir şey var mı burada? Şöyle sayfamızı bir yenileyelim. Tekrar bakalım. Continue. Something went wrong. Get post bir sıkıntı yok gibi. İncele diyelim. Console diyelim. Evet, şöyle bakalım. Diyor ki mutation start upload is not defined diyor. Bunu tanımlamamışım. Hemen şöyle tekrar gelelim. Kopyala yapıştır yaptık gerçi aslında ama herhalde unutuldu. Şöyle bulalım. Aslında var. Start upload. He, şurada benim ekstradan bir de şeyi söylemem lazım. Diğer tarafta yapmış olduğum gibi start upload tanımlamam lazım. Göstereyim şöyle. Evet, şu arkadaşı da yine buraya eklemem lazım. Hemen yine aynı şekilde. Yerleri yine aynı olsun. Karışmasın. Nereye yazmıştık biz orada? Options. Evet, save configuration'ın üstünde yazmıştık. Yine aynı şekilde yazalım. Evet, tekrar yeniden şu arkadaşa tekrar bir daha bir continue diyelim ve bakalım. Pending'imiz çalışıyor ve yönlendirme işlemini başarılı bir şekilde yapması gerekiyor. Evet, işlemi yaptı ve yönlendirmeyi yaptı.
Tabi burayı değiştireceğiz. Şu an telefona göre geldi ama önce şuraya gelip bir inceleyelim. Evet, kaydımız geldi. Şu kaydı herhalde yenilemediğim için şey oldu, videoyu çekerken problem değil. Şunu tekrar geliyorum, yine aynı şekilde şu benim son kaydım. Gelip resmime bakıyorum. Resmime baktığımızda görmüş olduğumuz gibi birazcık hiza sorunumuz var. Ben bu hiza sorunu için de yaklaşık bir gün neredeyse uğraştım. O yüzden dolayı direkt kopyalayıp yine aynı şekilde anlatacağım. Şu save configuration'ı şuradan sileceğim ve aynı şekilde gelip yapıştıracağım. Ben nasıl yaptım? Bunun canvas bitini aldım. Canvas hide'ını aldım. Ve bu şekilde kaydetmesi gerektiğini söyledim. İşte case left'ten, case top'tan bunları yine aynı şekilde kesmesini söyledim. Daha sonra canvas'ın bitini hide'ını yine aynı şekilde almasını söyledim. Yani bunları açıkçası birazcık ChatGPT birazcık kendim yaparak şey yaptım. Burada birazcık dediğim gibi fizik ve matematik giriyor işin içine. Yani ne yazık ki bu konuyu tam detaylı bir şekilde anlatamayacağım. Ama kullanmış olduğum kodları en azından sizinle bu şekilde göstererek paylaşmış olacağım. Save configuration ve işte bunlar bu şekilde. Şimdi tekrar yeniden geleceğim ve tekrar gelip bunu göstereceğim. Şöyle tekrar buradan geri gelelim. Şimdi tekrar resmi, evet, fona geldi. Normalde fona gelmemesi gerekiyor. Bakalım şöyle. Design, product. Evet, bizi fona atmış arkadaşlar. O yüzden dolayı fona geldi bu arkadaş. Fona gelmemesi gerekiyor. Normalde biz diğer taraftan kopyala yapıştır yaptığımız için tabii ki ne oldu? Değiştirmedik. Burayı da tişört olarak değiştirmem gerekiyor tabii ki. Hemen tekrar yeniden gelelim biz bu arkadaşa. Şöyle diyelim. Fon yerine tişört yazalım biz bu arkadaşa. Tamam. Şimdi tekrar yeniden ben buraya continue dediğim zaman edilen resmi yeniden birlikte bakalım. Şimdi resmim görmüş olduğunuz gibi tam ortada. Tam ortada değil de yukarıdan birazcık şey bu şekilde bir kaydolan resme bakalım. Sonra yeniden konuşalım. Evet. Şu eskisiydi, 2 tane açmışım. Tamam. Neyse şunu kapatalım, artık sadece bunu kullanalım. Tekrar yeniden şöyle geleyim resmine, yeniden şöyle bakalım. Bakın resmim neredeyse tam ortada gibi. Şimdi ben bu resmi şimdi bu şekilde alıp kaydettiğim zamanda da kullanabilirim. Ama bu sefer şöyle sıkıntılar oluyor. E, Şimdi ben resmi mesela şu şekilde taşırdım ama bana geliyor, ne yapıyor o zaman? Resmin sağında solunda boşluklar olduğu için bana tam istediğim gibi vermiyor ya da preview kısmında taşmalar vesaire tam göstermiyor. Benim o zaman ne yapmam gerekiyor? Resmin altından, üstünden, bir yerlerinden kesmem gerekiyor. Ben de bunları açıkçası kabataslak kendim deneye deneye aynı şekilde buldum. Şöyle tekrar gelip yine aynı şekilde buradaki kodu yine değiştireceğim ve tekrar göstereceğim size. Şu save configuration'ı şuradan yeniden sileyim. Diğeri gibi hemen hemen bakın, diğer önceki yazdığımız gibi aslında. Ama bakın şuradan sonra dedim ki yeni kırpılması için bölgeyi tanımla. Hatta ChatGPT'den faydalandım. Dedim ki soldan 200 piksel kes dedim. Olmamış, 175'e indim. 355'e indim. 175'e indim. 355'e indim. Ve orijinal boyutunu buradan artık kendime göre bu şekilde hesaplayarak bulmaya çalıştım. Ve daha sonra yani şöyle yaptım aslında. Normalde bir öncekinde ne yaptık? Bu resmi kaydettik. Bu resmi kaydettikten sonra dedim ki arkadaşım, bu kayıtlı olan resim, hafızaya almış olduğum resmi tekrar gel burasından bu kadar kes, burasından bu kadar kes, burasından bu kadar kes diyerek kendim bunu kabataslak olarak kendim aynı şekilde hesapladım ve resmimi tam olarak orijinal boyutu, yani tam buradaki kadar alması için olan boyutu buldum. Mesela şu yogayı tam olarak şöyle özellikle üst tarafa şöyle yaparak göstermek istiyorum. Bakın şöyle yoga, bakın tam y'si burada olsun. Şöyle tam, evet. Şöyle göstereyim. Evet, tekrar gelip continue diyeceğim. Tekrar yeniden resmi kaydedeceğim ve tekrar göstereceğim. Evet, resmimizi yüklesin, sayfayı yönlendirsin. Evet, tekrar şöyle geliyorum, sayfamı yeniliyorum. Ve tekrar geleceğim, yine aynı şekilde bakacağım. Bakın görmüş olduğumuz gibi tam olarak boyutunu bu şekilde aldım. Şimdi diyebilirsiniz ki bu kadar küçük resim bu kişinin ne işine yarayacak? Şimdi normalde biz kullanıcıya burada bir zaten sayfada göstermemiz gerekiyor. Bu ayrı, bu bir. İkincisi admin panelinde, yani bu işi yapacak kişi aynı zamanda görmesi gerekiyor. Yani baskı yapacak kişinin de aynı zamanda görmesi gerekiyor. Resim çok ufak, peki o nasıl olacak? Biz zaten başlangıçta zaten varsayılı olarak resmin tam boyutunu yüklüyoruz. Artık kullanıcı sadece ön izlemesinde nasıl olduğunu görecek ve ona göre baskıyı yapması gerekiyor zaten. Biz de o yüzden dolayı ne yapmış olacağız? Bunu da bu şekilde ayarlamış olacağız. Şimdi aynı şekilde preview sayfamızı yaparak devam edelim.
Evet, şimdi tişört dizayn sayfamızı aynı şekilde yapalım ama şurada küçük bir hatam olmuş. Crop X'te yani sağdan ve soldan 165 yaparsam o zaman tam sığıyor. Bunları da şu şekilde tekrar yeniden gelip düzelteceğim. Şimdi bunları yaptıktan sonra hemen gelelim buradaki resim işlemlerimizle devam edelim. Şimdi biz buraya continue dedikten sonra resmimizi yine bize aynı şekilde kaydediyor ve karşımıza bir sayfa çıkıyor. Çıkan sayfada bizim yine aynı şekilde burada diğer tarafta yapmış olduğumuz gibi bir tişört dizayn sayfası eklememiz gerekiyor. Hemen tekrar şöyle geliyorum. Bunu çünkü daha sonra admin panelinde vesaire de kullanabilirim. O yüzden dolayı components'in içine yazarak gidiyorum. Shirt design nokta tsx. Evet. Daha sonra font design sayfasının hemen hemen aynısı olacak ve aynı şekilde gelip yapıştıralım. Burada değiştirmemiz gereken bazı şeyler olacak. Şuranın ismini öncelikle tişört design olarak değiştirelim. Ee, Daha sonra şuradaki ismini yine aynı şekilde değiştirelim. Buraya ekstradan bir de SRC ekleyeceğiz. Neden SRC ekleyeceğiz? Çünkü bizim burada resmimizi artık gösterirken bir SRC değeri alarak göstereceğiz. O yüzden dolayı buraya ne yapacağız? SRC olduğunu söyleyeceğiz. Daha sonra Z indeksimiz burada 50, Z 50. Bunlarla ilgili şu an bir sıkıntı yok. Aşağı doğru iniyorum. Şuradaki Z indeksi onu siliyorum. Bu arkadaşın absolute olduğunu zaten söyledim. Ve diyeceğim ki flex item center ve justify center. Yani diyeceğim ki bu resmin tam ortasında benim bu resmim olsun diyeceğim. Bu resmimin boyutu da benim 177'ye 385. Nereden biliyorum? Çünkü ben bu resmi indirip kaydettiğim zaman boyutlarının bu olduğuna baktım ve oradan biliyorum. Daha sonra tekrar gelip baktığınızda object cover ve bunlara yine burada ihtiyacımız yok. Sadece bunu bu şekilde yazarak bir tasarım ayarlamış oluyor. Evet, tişört dizayn sayfamız tamam gibi. Hemen şunlardaki şu isimleri de değiştirelim. Hatta şöyle şuna props diyelim. Daha mantıklı olur. Evet, şuna da şöyle diyelim. Tamam. Şimdi gelelim tişört dizayn sayfamıza hemen burada onunla ilgili bir tane şey oluşturmaya. Diyeceğim ki tişört preview nokta tsx rafc tamam. Şimdi bunu da yine aynı şekilde ne yapacağız? Buradaki fon sayfamıza bakarak yapacağız. Ama onun öncesinde hemen şöyle yapalım biz. Bizim şuradaki preview sayfamız içindeki page.tsx'e yine aynı şekilde bundan ekleyelim. Ve buradaki ismini de tabii ki bu sefer ne yapacağız? Tişört preview diye ekleyeceğiz ve burada da artık bu sayfa gözükecek. Şimdi gelelim bu sayfanın içeriğini yapmaya. Bunu da kapatayım. Tişört preview. Evet, buradan bakarak yapalım. Şu yukarıdaki tüm kütüphaneleri yine aynı şekilde buraya kopyalıyorum. Daha sonra şu şekilde bir şey var. Yine aynı şekilde bunu ekleyelim. İsmini şöyle değiştirelim. Daha sonra tekrar gelelim burada ve bunu ekleyelim. Tekrar yeniden buraya doğru geldiğimizde şuradaki şu tüm arkadaşları aynı şekilde kopyalayıp daha sonra kendime göre bunları düzelteceğim. Şimdi ID'miz vesaire her şeyimiz okey ama biz buradaki bu değerler şey için olan değerler olduğu için bunları silmemiz gerekiyor. Bunları gelip diyeceğim ki size ve bir de hangisiydi? Tişört, color, bunları buraya ekleyeceğim. Daha sonra burada bir TV'miz var. Görmüş olduğumuz gibi buradaki bu TV'nin ismini color olarak değiştireyim. Ve burada da T color olması gerekiyor sanırım. Hemen bir kontrol edelim. Tişört.ts pardon T.image. Biz çünkü ne yapacağız burada? Image'imizi göstereceğiz. O yüzden buraya T.image diyeceğim. Ve burada karşılaştırma için kullanacağım renkli tişört color'un rengi olduğunu söyleyeceğim. Yani gelen color'la tişört color'u karşılaştıracağım ve ona göre bana T.image'in sonucunu ver diyeceğim. Konfeti ayarlarımız vesaire her şeyimiz tamam. Şimdi burada artık ne yapacağız? Preview sayfamızın tasarımını aynı şekilde ekleyeceğiz. Font preview sayfasını yine aynı şekilde buraya kopyalayabiliriz. Daha sonra içini kendimize göre düzenleyebiliriz. Şimdi konfeti vesaire zaten bu ayarlar tamam. Bizim şuradaki şu arkadaşın boyutunu 4. Bunu da 8 yapalım. Şuradaki şu class name'i buradan silelim. Çünkü class name alanını kullanmayacağız. SRC alanını kullanacağız. Ama tabi buranın ismi de zaten tişört design olacak. Tekrar yeniden geliyorum. Burada SRC alanı için eşittir diyeceğim. Ve diyeceğim ki yukarıda tanımlamış olduğum color'u buraya ekleyeceğim. Evet bakalım. Colors'u tanımadığını söylüyor. Evet tanımaz. Şu colors'u şuradan silelim. Ve buna T colors diyelim. Ve bunu tekrar yeniden ekleyelim.
Tekrar şöyle bir sayfamız yenilensin. Evet, görmüş olduğumuz gibi bu arkadaş da buraya geldi. Şuradaki yazıları ben ChatGPT ile birazcık değiştirdim. Yani tişörte uygun yazılar olsun istiyorum. Şunları da şuradan şöyle sileceğim. Tekrar tamam. Evet, resmimiz bu şekilde hazır. Şimdi tekrar geri gelelim ve bunu hemen bir daha deneyelim. Yeşil yapalım. Daha sonra şu resmi şöyle en aşağıya, hatta şöyle sadece yolsu gözükecek şekilde yapalım ve continue diyelim. Tekrar ön izlememize bakalım nasıl duracak. Evet, görmüş olduğumuz gibi tasarımımız da başarılı bir şekilde halloldu. Artık checkout'a bastığımız zaman bakın şurada bir hatamız var. Bunu da düzeltmemiz gerekiyor. Checkout'a bastığımız zaman artık ne yapacağız? Sayfayı yönlendirerek işlemimizi tamamlamış olacağız. Evet, bakalım nerede katalog? Evet, şunları hemen düzeltelim. Tişört tamam. Evet. Bunu da yaptığımıza göre artık geriye ne kaldı? Katalog sayfamızda 3. alanımız olan mag alanıyla devam edebiliriz. Şimdi birazdan aynı şekilde ona başlayalım. Evet, şimdi üçüncü olarak son product bölümümüzü yapalım. Öncelikle yine bir tane resim yükleyerek başlayayım. Resmim yine aynı şekilde şu karelerden bir tanesi olsun ki anlamam daha kolay olsun. Onun dışında başka ne yapacağız? Şimdi burada yine aynı şekilde kategorimizi seçeceğiz ve aynı şekilde kopyalayarak gideceğiz. Aslına bakarsanız tişört tasarımının hemen hemen birebir aynısı olacak. Zaten direkt tişörtten kopyalayarak gideceğiz. Mag'ı şöyle tekrar seçelim. Bir yandan tasarımımızı da görelim. Öncelikle mag'la ilgili yazacaklarım yazarak başlayayım. Öncelikle bir tane mag.tsx diyeyim. Pardon, ts diyeyim. Ve buraya şu şekilde tiplerimi yazayım. Şimdi mag için başlangıç price'ımız farklı olsun. 8 dolar olsun. M color. Aynı şekilde renklerimiz mag white diye bu şekilde yine aynı şekilde resimler ayarladım. Bunları zaten yine aynı şekilde indirebilirsiniz. Resimleri de şöyle direkt göstereyim. Yine aynı şekilde şöyle birkaç tane bardak resmimiz var. Yine bunların üzerine ne yapacağız? Yerleştirme işlemini yapacağız. Buraya kadar tamam gibi. Bunu kaydettim. Sonra tekrar gelelim mag'la ilgili action'ımızı yazalım. Diyelim ki mag action .ts şöyle düzeltelim. Şimdi bu mag action ts'imizde zaten hep aynı şeyleri yaptık. Zaten yine aynı şekilde yapacağız. Burada değiştireceğimiz tek şey mag color, çünkü bizim veri tabanımızda sadece mag'la ilgili sadece renk bölümümüz var. Başka herhangi bir şey olmadığı için ne yapacağız burada? Sadece mag color'u değiştireceğiz ve onun dışında işte base price, total price, bunları yine aynı şekilde değerlerini alacağız ve bunları ne yapacağız? Yine aynı şekilde kullanacağız. Bunu da bu şekilde kaydettim. Daha sonra gelelim tasarım bölümüyle başlayalım. Config bölümüyle yani. Diyelim ki mag design config nokta, evet göremiyorum şöyle, config nokta tsx rafçı diyelim ve bunu yazmaya başlayalım. Şimdi bu arkadaş zaten dediğimiz gibi tişört bölümünün aynısı olacak. O yüzden tişörtün tamamını gelip buraya kopyalayacağım. Şöyle hatta tamamını gelip kopyalayayım. Şöyle direkt şuradaki şu isimleri değiştirelim. Daha sonra içini yavaş yavaş kendimize göre düzeltelim. Şimdi şöyle yukarıdan aşağı doğru geldiğim zaman şurada benim bir iki tane değerim var. Ben bu değerleri zaten daha önceden yine aynı şekilde ayarladım. O yüzden bu değerleri yazacağım direkt. Şöyle bulayım. Burası 35 olacakmış. Burası 355 yine. Burası 125. Burası da 355. Yine bir öncekinde yapmış olduğumuz gibi deneme yanılma yöntemiyle aynı şekilde buldum bunları. Yine aynı şekilde bunları kullanacağım. Sonra tekrar aşağı doğru gelelim. Şöyle bakalım. Şurayı hemen mag olarak değiştirelim. Tasarım bölümümüze gelelim. Burada tişört ref vesaire yazıyor. Değiştirmekle hiç ya da şöyle yapalım. Tişört refi şöyle geleyim. Diyelim ki mag ref olarak değiştirelim. Zaten 3 tane değer varmış. 3 tane değer de benim için değiştirecek. Buraya kadar tamam. Birazcık daha şöyle aşağı doğru ineyim. Buralarda yapacağım ne var? Şu yan bölümü ayarlayalım hemen. Şu yan bölümde normalde bizim sadece renk bölümüne ihtiyacımız var. Diğer alanlara ihtiyacımız yok. O yüzden dolayı sadece burada bunu bırakacağım. Yukarıdaki şu değer çağırma olaylarımız vardı. Hemen bunlara bakalım. Nerede o arkadaş? Evet, şurası. Burada da yine aynı şekilde options
T Colors değil Mac Color olarak kullanacağız ve o yüzden dolayı şuraya şöyle direkt sileyim ve şu M Colors'u buraya yükleyelim. Evet. Buraya kadar tamam gibi. Şimdi şöyle yukarıdan şeyi de silelim bu arada. Şunu da silelim. Bunu ekledik zaten ve şurada da hemen Mark Action diye bu arkadaşı da değiştirelim. Bu tasarımı hemen görebilmek için aynı şekilde burası preview sayfası. Şöyle bakalım. Evet, tekrar gelelim buraya, aynı şekilde bundan atalım. Diyelim ki Mark Design Config, burada da product tipinde Mark yazmak zorunda. Şemamızda ne yazıyorsa o yazmak zorunda. Tamam. Bunu kaydettiğimize göre şu an tekrar gelip hatalarımıza bakıp düzeltelim. Şurada bir yerde T color kalmış. Hemen bunu düzeltmemiz gerekiyor. Şöyle geliyorum. Bunu M colors olarak düzelteceğim. Başka bir şey var mı? Shirt base price diyor. Mark base price diyeceğim. Evet, şunları da şöyle düzelteceğim. Hatta şuraları da düzeltelim yine aynı şekilde. Burada tişört color değil. Şeyde ne yazmıştık biz? Action dosyamızda Mac color yine aynı şekilde color tipine şunu yazacağız. Size ile ilgili herhangi bir şeyimiz yok. Şöyle yazarsam bu da sorunsuz çalışacaktır. Evet, şu an görmüş olduğumuz gibi şu şekilde geldi. Şimdi kupamızın görmüş olduğumuz gibi yarısında herhangi bir şey yok. Biz burayı tam kareleri zaten olarak o yüzden dolayı silmemiştim. Aslına bakarsanız bunları silmekte fayda var. Ya daha güzel bir görüntüyle sunulabilir. Şimdi şöyle yapalım. Biz şu arkadaşımıza şöyle tamamını kapsayacak şekilde yapalım. Bunun için şöyle tekrar geliyorum. Bulmaya çalışayım bunun yerini. Buralar değil. Evet, şurada birazcık ayar yapmamız gerekiyor. Bu ayarı şöyle bakayım hemen nasıl yapmışım. Burada overflow hidden buraya left 52 demişim sanırım sadece. Şöyle tekrar bir bakacağım. Evet, bu tarafa aldık. Şuradaki boyutu da ona göre değiştirmişim ve burayı V96 yaparak burayı da ne yapmışım? Aynı şekilde yapmışım. Şimdi aslına bakarsan şuradaki en azından şuradaki şu border white'ı silelim. Evet, şu dışarıdaki border olması lazım değil miymiş o? Ya border 4 duruyor bir de. Bunu da şöyle silelim. Evet, şu içerideki alan en azından dursun. Şimdi bunlara zaten bastığımız zaman yine aynı şekilde değişiyor. Tamam. Bir sıkıntımız yok. Şimdi aynı şekilde resmimizi ne yapacağız? Kayıt işlemini yapacağız. Hemen şu şekilde resmimi şöyle tamamen büyüteyim mesela. Şöyle ve continue diyelim. Evet, işlemimiz başarılı. Buraya tekrar geliyorum. Hemen resmime yine aynı şekilde bakacağım. Resmim geldi. Bakalım nasıl kaydolmuş. Şöyle hemen kaydediyorum. Görmüş olduğumuz gibi tamamen hiçbir sıkıntısı yok. Şimdi aynı şekilde gelip Mac Preview sayfamızı yapalım. Tekrar geliyorum buraya bir tane. Mac Preview .tsx Bu sayfada zaten diğer tarafın yine hemen hemen aynısı olacak. Zaten hemen şöyle tekrar gelelim bakalım. Preview. Evet, şunun aynısını gelip kopyalayayım ve buraya yapıştırayım. Daha sonra isimlerini şöyle Mac Preview şeklinde değiştirelim ve içini kendimize doğru dolduralım. Evet, bu da tamam. Şöyle yukarıdan aşağı teker teker değerlerimize bakalım. Şimdi bizim normalde burada görmüş olduğumuz gibi size tişört color gibi renklerimiz var. Bunları değiştireceğiz. Mac color yapacağız. Yine configuration dosyasına çekecek. Yine T colors değil M colors'tan çekmesi gerekiyor. O yüzden dolayı bunu ekleyelim ve şu arkadaşı şuradan silelim. Onun dışında burada geriye kalan her şey hemen hemen aynı. Şurayı yine aynı şekilde gelip değiştirelim. Giriş yapıldıysa yapılmadıysa yine aynı şekilde kontrolleri tamam. Şurada bir tişört dizaynımız var. Bunu değiştirmemiz gerekiyor. Başka total price, base price, bunlarla ilgili herhalde bir değişiklik yapmam gerekmiyor. Şuradaki yine linklerimizi de aynı şekilde MAG'a çevirmemiz gerekiyor. Evet, bunları da bu şekilde yazdıktan sonra bura artık düzgün bir şekilde çalışıyordur. Şimdi tekrar gelelim. Buradaki tişört dizayn kısmı için yeni bir tane
Mac Design diyelim. İsmi bu olsun. Ve aynı şekilde tekrar gelelim. Burada komponentimizin içine yine aynı şekilde bu arkadaşı yazalım. Font design, tişört dizaynının aynısını yine aynı şekilde kopyalayayım buraya. Şöyle ve burada da evet, önce ismini değiştirelim gerçi bunun. Şöyle yapalım. Evet. Şuradaki değerleri de değiştirelim. Tamam. Evet, bunu kaydettim. Buraya da tekrar geldim. Mark dizaynımızı yine aynı şekilde buraya ekliyoruz. Tekrar şöyle gelip bakalım ne olacak. Evet, sayfamıza şey vermedik tabii. Page.tsx'den şey vermedik. Şunu şöyle yine aynı şekilde gelip kopyalayayım. Ve buraya da Mark Preview diyelim. Evet, şu şekilde bu arkadaş da geldi. Şu an bu arkadaşın hizası tam olarak doğru değil. Bizim bu arkadaşı yine aynı şekilde gelip düzeltmemiz gerekiyor. Mark Design sayfama geliyorum. Şöyle yapacağım. Şimdi ben bu öncelikle resmimin tam olarak yerini görmek istiyorum. Resmimin tam olarak yerini görmek için de buraya border 2 border red 600 diyelim. Daha sonra bu arkadaşı sileriz. Evet, görmüş olduğumuz gibi resmimiz birazcık diğerine göre ufak kalıyor. O yüzden dolayı öncelikle resmimin gerçek boyutunu yazmam gerekiyor. Şurası 367 385 olması gerekiyor. Aslına bakarsanız resmimin boyutu aşağı yukarı doğru gibi. Şöyle yapabilirim. Birazcık aşağı indirebilirim ya da bu resim buraya sığmıyor olduğu için birazcık buradaki boyutları vesaire düzeltebilirim. Nasıl yapsak? Şöyle yapalım biz. Buraya sığdırabilmek için, en azından daha fazla tasarımla uğraşmamak için buraya call span 5 diyeyim. Buraya da 7 diyelim. Tasarımımız burada da 7'ye 5'lik olsun. Daha sonra bu arkadaşı birazcık bu tarafa kaydırarak bunu bu şekilde çözmüş olayım. Ya da resmi boyutunu vesaire küçülterek ya da büyüterek aynı şekilde çözmek gerekiyor. En mantıklısı şu an kolay çözüm olarak bunu yapacağım. Tekrar geleyim burada Mac Design'ıma. Burada diyeceğim ki şurada left kaç demişim? Left eksi 32 sanırım benim sorunumu tam olarak çözüyor. Tam olarak yine aynı şekilde içine yerleştirmiş oldum. Birazcık CSS'de uğraşmak gerekiyor. Ben birazcık daha önceden uğraştığım için direkt aynı şekilde size fazla uğraştırmadan göstermek istedim. Daha sonra buradaki bu border'ımızı vesaire silerek zaten tasarımımızı yine aynı şekilde ayarlamış oluyoruz. Evet, bardak alanımız da tamam olduğuna göre artık checkout'a bastığımız zaman ödeme işlemleriyle ilgili işlemlerimizi yaparak devam edebiliriz. Evet, şimdi veri tabanımızı birazcık güncelleyelim. Şimdi bizim normalde bu configuration'ları artık ne yapmamız gerekiyor? Sipariş şeklinde ödememizi alıp aynı şekilde kaydetmemiz gerekiyor. Bunun için buraya hemen şöyle bir tane order diye bir ilişki şeyi ekleyeceğim. Ve daha sonra aşağı order'larla ilgili bir tane enum ekleyeceğim. Diyeceğim ki order için olabilecek statüsler bunlar. İşte waiting olabilir, kargoda olabilir, teslim edildi olabilir. Yani ilk başta normalde siparişi verdikten sonra normalde waiting olur. Daha sonra işte kargoya verildi olur gibi şeyler, yine biz de aynı şekilde bunları söylemiş olalım. Daha sonra benim order'ımla ilgili yine bir tane aynı şekilde bir modele ihtiyacım var ve modelimde de yine şu şekilde göstereyim. Configuration ID'm ve bununla ilişkisinin olduğunu söyleyen bir alalım. User ID'miz, bunu Clark'in direkt user ID'sini alarak yapacağız. Daha sonra amount is paid. Paid type, yani neyle ödeme yapacak onu seçeceğiz. Ödendi mi ödenmedi mi burada onu söylemiş olacağız. Status durumunda order status diye bir statümüz var. Bu arkadaşlar olacak. Daha sonra adreslerle ilgili bilgileri de ne yapacağız? Yine aynı şekilde gideceğiz. Tabi adreslerle ilgili yine aynı şekilde benim bir de yine aynı şekilde bir model daha oluşturmam gerekiyor ve bu modelimde şöyle yine aynı şekilde gelip yapıştırıyor. Şöyle şu arkadaşları bir hizalamayı deneyeyim. Evet. Şu an modellerimiz bu şekilde. Şimdi artık bunları ne yapacağız? Veri tabanımıza göndereceğiz. Öncelikle şuradaki şu arkada tüm terminalleri kapatıyorum. Kapattıktan sonra buradaki Prisma dosyasını siliyorum. Silmişim zaten. Tamam, videoyu çekmeden önce silmişim. Burada bir nokta Prisma diye bir dosya var. Onu silmeniz gerekiyor. Eğer ki silmezseniz de çalışabilir ama zaman zaman hata alabilirsiniz. O yüzden dolayı not modüldeki dosyamızı silmekte fayda var. npx Prisma generate ya da npx prisma db push diyerek
Bu işlemi hemen ne yapıyoruz? Yapıyoruz ve veri tabanı güncelleme işlemimiz başlıyor. Veri tabanı güncelleme işlemimiz başladıktan sonra Prisma stüdyomuzu yine aynı şekilde gelip açıp hemen bir deneyelim. Diyeceğim ki npx Prisma Studio diyeceğim. Ve tekrar yeniden şu şekilde baktığımızda veri tabanımızın artık bu şekilde oluştuğunu görüyoruz. Adres, configuration ve order bölümlerimiz burada. Artık bunlarla ilgili işlemlerimizi buradaki checkout sayfamızın devamını yaptıktan sonra aynı şekilde kullanarak devam edeceğiz. Evet, şimdi checkout page sayfamızı yaparak devam edelim. Burada checkout'a tıkladığımız zaman karşımıza şu şekilde bir sayfa geliyor. Hemen bununla ilgili yolumuzu oluşturalım. Config ID preview ve yine aynı şekilde içine checkout ve bunun içine bir tane page.tsx yazacağım. Tekrar geleceğim. Şu şekilde rafçe diyeceğim ve diyeceğim ki checkout page diyelim. Daha sonra bu checkout page'i yine parametrelere ihtiyacı var. Ne yapacak? İşte config ID, params ID, product vesaire alması gerekiyor. O yüzden dolayı tekrar geliyorum. Şurada bir tanımlama yapıyorum ve tekrar buraya geleceğim. 2 nokta şu arkadaşı burada tanımlayacağım. Diğer sayfadan birazcık kopya çekebiliriz. Şimdi normalde bize aynı şekilde şu kontrolleri yapması gerekiyor. Şu kontrolleri yine aynı şekilde gelip buraya ekleyelim. Bu kontrollerin bazılarının kütüphaneleri var. Bildiğiniz üzere şunları şöyle ekliyoruz. PrismaDB'nin yine aynı şekilde bir kütüphanesi var. Bunu buraya ekliyoruz. Şimdi ben burada checkout page sayfamda kullanacağım şey use silent ile çalışacak bir şey ama ben burada async await kullandığım için burada ne yapamam? Use silent kullanamam. O yüzden dolayı burada bir form işlemi yapacağım ve form işlemini yaparken de öncelikle sayfamı ikiye bölerek başlayıp ve formumu da başka bir tane komponentin içinde yine aynı şekilde yapacağım. Hemen buraya bir container ekliyorum. mx auto. Daha sonra tekrar gelin bir grid yapısı oluşturalım. Burada diyelim ki class name grid cos 3 diyelim ve boşluklar içinde gap 8 diyelim. Tekrar geleyim buraya bir tane daha div çalıştıralım ve diyelim ki class name ne diyebiliriz buraya? mdd full span 2 diyelim. Diğer alanda ne olacak? Birlik bir alan olacak. Zaten buraya herhangi bir şey yazmama gerek yok. Ama yine isterseniz full span 1 diye yazalım. Daha sonra tekrar gelelim buraya bir tane daha div oluşturacağım. Ve diyeceğim ki div class name border olsun. Background slate 200 diyelim. Açık bir renk. Padding 4 diyelim. Margin top 8 ve köşelerinden de bükmesi gerektiğini söyleyelim. Sonra tekrar gelip buraya herhangi bir şey yazdığım zaman bakın şu şekilde ne oldu? Yapım oluştu. Formumda ne yapacağım? Bunun içine oluşturacağım. Hemen component klasörüm içine tekrar gelelim. Diyelim ki payment form.tsx rafc diyeceğim. Şimdi bu payment formun yine alması gereken bazı değerler var. Bu değerlerden bazıları yine ne? Burada kullanmış olduğumuz bu değerler. Ben burada yine aynı şekilde bu değerleri yakalayacağım ve alacağım. Payment for props diyelim. Şöyle bu sefer parametre ile almayacak tabii ki. Ne ile alacak? Biz göndereceğimiz için direkt bu şekilde alacağını söyleyebiliriz. Sonra bu arkadaşları benim yine burada tanımlayacağım ki formumda kayıt işlemi sırasında ben yine bu arkadaşları kullanabileyim. Tekrar burada şimdi kullanacağım şey şu olacak. Bizim buradaki işte formu kullanacağız. Şöyle göstereyim. Bu formu kullanacağız ama bizim burada input'u yüklememişim. Sanırım öncelikle input'u yükleyerek başlayacağım. Eğer ki formu daha önceden yüklemediyseniz formu da yine aynı şekilde yüklemeniz gerekiyor. Bu forma şöyle yukarıdan aşağı baktığımızda diyor ki işte Zod Resolver use form kullanarak diyor validation işlemlerini yapabilirsin diyor. Biz de yine aynı mantıkla ne yapacağız? Bunları bu şekilde buraya oluşturacağız. Kütüphanelerini buraya bu şekilde ekledim. Sonra aşağı doğru geliyorum. İşte hangisine bakalım? Şöyle birazcık daha bakayım. Evet, şuradakine baksak daha mantıklı gibi. Burada diyor ki bir form şeması yazarak diyor validation işlemlerini tanımlayabilirsin diyor. Daha sonra formu işte şemayla birlikte çalışabilmesi için bunu kullanabilirsin diyor. Daha sonra işte aynı zamanda işte bununla ilgili forma bir on submit yazarak diyor işlemini yapabilirsin diyor. Şimdi ben uzun uzun buradaki form şemayı teker teker yazmayacağım.
Yine kopyala yapıştır yapacağım. Üzerine anlatacağım. Diyeceğim ki name, street, city. Benim bunları teker teker ne yapmam gerekiyor? Oluşturmam gerekiyor. Ve aynı zamanda şunu istiyorum ben. Buraya 2 tane resim ekledim ben. EasyCo ve şöyle Stripe'ın logoları. Şimdi ben burada şunu yapacağım. Diyeceğim ki arkadaşım EasyCo'yu seçtiğin zaman bana aşağıda bir tane form olsun. Bu forumda işte kart numarası, daha sonra işte CV numarası gibi çeşitli bilgiler olsun. Stripe'i seçtiğim zamansa checkout sayfasına bastığım zaman eğer ki bilgilerim doluysa başka bir sayfaya yönlendirecek. Orada ödeme işlemini tamamlayacağız. İşlem bittikten sonra veri tabanına zaten kaydetme işlemini yaptıracağız. Şimdi gelelim bu işlemleri birlikte nasıl yapacağız? Hemen ben buradaki işlemlerim için validation işlemlerimi buraya yazarak başlayacağım. Buradaki bu arkadaşlar yine aynı şekilde aslında kopyalayarak ne yapabilirsiniz? Yazabilirsiniz. Ben zaten bunu hazırladım daha önce. Şöyle üzerine anlatacağım ve buradaki bu arkadaşlar refine diye bir özellik yok. Birazcık da ondan bahsedeceğim. Refine özelliğini daha önce e-ticaret sistemdeki projemizde kullanmıştım. Şimdi birlikte şöyle bakalım. Name, street bakın. Diyor ki minimum 2 karakter olması gerekiyor. Hepsine bu şekilde yazdım. Daha sonra card number bakın bunlar optional diyor. Yani bunlar diyor zorunlu değil diyor. Ama refine data easy koysa diyor. Data payment method diye bir metot ekleyeceğiz. Eğer ki bu arkadaş nerede data payment method easy koysa o zaman arkadaşım data card number, data son kullanım tarihi ve CV alanları ne olacak? Bana zorunlu hale gelecek diyoruz. Yani biz buradan gelen datayı yakalamış oluyoruz. Tekrar ne yapıyoruz? Kontrol ediyoruz ve diyoruz ki hata mesajlarını bununla ilişkilendirmesi gerektiğini söylüyormuş ve bize şurada diyor ki card details işte yani daha doğrusu şöyle yapıyor. Card number'ın şimdi daha projeyi yapmadık ama şöyle anlatayım. Evet bir tane örnek görünüm var mı? Evet. Mesela şurası username ya. Buranın name özelliğine eğer ki kart number yazdıysa hata mesajını bunun altında veriyor. Demek istediği şey tam olarak aslında bu. Yani bize hata mesajını nerede gösterecek? Kart number'ın altında göstereceğini söylüyor. Buraya kadar işlemlerimiz tamam. Sonra aşağı doğru tekrar geliyorum. Şimdi ben neyi seçili olduğunu öncelikle kontrol etmek için diyeceğim ki arkadaşım şu şekilde bir tane use state tanımlayacağım ve varsayılan olarak ilk başta Stripe'ın işaretli olarak geldiğini söyleyeceğim. Daha sonra bana 2 tane ödeme metodu lazım. Bu 2 tane ödeme metodunu şu şekilde listeleyeceğim. Diyeceğim ki label'ında Stripe, value'su Stripe, resimleri bunlar olacak diyeceğim. Çünkü ben bunları bir döngüye sokacağım. Döngü ile birlikte ben bu arkadaşları yine aynı şekilde göstereceğim. Sonra tekrar şuradaki dokümantasyona baktığımızda burada diyor ki nerede o arkadaş? Burada diyor ki işte burada default valülerini ve aynı zamanda validation işlemlerini yapabilmen için diyor formu use formula ve buradaki kullanmış olduğun şema ile ilişkilendirmen gerekiyor diyor. Şimdi benim şemamın ismi payment şema olduğu için yani ben burada artık ne diyeceğim form şema değil payment şema diyerek aynı şekilde buranın aynısını kopyalayıp default değerlerimi teker teker yazarak ne yapacağım söyleyeceğim. Şimdi ilk başta ben bu default değerlerini şöyle yapacağım. Şöyle evet yazalım yine aynı şekilde kopyalayacağım. Öncelikle tamamını çalıştıralım ve daha sonra veri girmekle uğraşmamak için yani en azından test sürecinde veri girmekle uğraşmamak için ben buralara varsayılan değerler gireceğim. Yani default değerine girdiğim zaman varsayılan olarak dolu olarak gelecek zaten. O yüzden dolayı biz bunu aynı şekilde gelip kullanacağız. Ama şimdilik en azından boş bir şekilde gelsin ki biz bunları rahat bir şekilde deneyebilelim. Ve burada da payment metodumuzun yine aynı şekilde Stripe olduğunu varsayılan olarak o olduğunu ne yapıyoruz burada söylüyoruz. Şimdi benim buradaki aynı zamanda kontrol ve değiştirme işlemleri içinde şuraya bir tane ödeme metoduyla ilgili bir tane use watch yazacağım. Ve şu React formla birlikte bunu ekleyeceğim. Ve diyeceğim ki payment metod olacak. İsmi formdan bunu kontrol edeceğiz. Yine şuradaki gibi yine aynı şekilde şu arkadaşı buradan kopyalayabiliriz. Burada yapacağımız işlemde şu şekilde olacak. Yine diyeceğiz ki arkadaşım burası tabii ki payment şema olacak. Form şema değil. Benim çünkü şeyim ismi payment şema. Burada bunu söyleyeceğim. Diyeceğiz ki arkadaşım form submit edildiği zaman payment şemanın içindeki değerlere eğer ki validation'lar tamamsa bir sıkıntı yoksa bana console.log'a value'sa yazacağını söyleyeceğiz. Şimdi bir yandan biz bu tasarımda görmek isteyeceğiz. Tabii ki o yüzden dolayı buraya da hemen bu arkadaşı şöyle ekleyerek başlayalım. Payment form şöyle
Daha sonra burada bu arkadaşların değerlerini doldurmamız gerekiyor. Evet, bu. Bir de şu aynı şekilde diyeceğiz ki config id. Evet. Şu an için herhangi bir hatamız yok. Payment form yazısı buraya geldi. Şimdi gelelim burada tasarım işlemini yapmaya. Tasarım işlemi için de tekrar buraya geldiğimiz zaman bakın şöyle bir tane form var. Bu formun tamamını gelip buraya aynı şekilde kopyalayabilirim. Ama bu formun bir de kütüphanesi olması lazım. Bir yerde sessiz sakin olanı var. Evet, şurası, hatta öyle yapalım biz. Şöyle tekrar geleyim. Ee, Şöyle şunu aynı şekilde gelip kopyalayalım, tekrar bakalım. Evet, görmüş olduğumuz gibi bu alanımız geldi. Şimdi bizim burada dikkat etmemiz gereken husus şu. Buradaki name alanımızda buradaki name alanımızın aynı olması lazım. Yoksa validation işlemini gerçekleştiremeyiz. O yüzden dolayı buradaki name alanlarını teker teker ne yapıyoruz? Dikkat ediyoruz. Onun dışında ben buradaki bu description alanlarını açıkçası istemiyorum. Daha sonra input alanlarım için teker teker placeholder'larımı teker teker doldurmam gerekecek. Şuradaki alanları teker teker düzeltmem gerekecek. Ben videoyu daha fazla uzatmamak için bunları şöyle tekrar teker teker düzelterek şöyle düzeltilmiş hallerini yapıştırarak edeceğim. Name, evet, bu arkadaş burada. Onun dışında ben bunun altına diğer şemamızdaki diğer özelliği ekleyeceğiz. Street ve city'nin mesela yan yana olmasını istiyorum. O yüzden buraya tekrar geleceğim. Bir tane div yazacağım. Diyeceğim ki class name grid call 2 diyelim ve gap 4 ile boşluklar verelim. Ve buraya da street ve city alanlarımızı yine aynı şekilde bunun içine eklemek istediğimi söyleyeceğim. Evet, bakın city buralar önemli. Street buralar önemli. Evet, ikisini de ne yaptık? Yan yana ekledik. Sonra başka nelerimiz var bizim? Posta kodu, country gibi alanlarımız var. Yine aynı şekilde bu iki alanı da yan yana yaparak devam edeyim. Bunu da yine aynı şekilde tekrar geleyim. Şöyle payment for. Şu divin altına yine aynı şekilde tekrar grid kullanarak yanına ekleyerek burada ne yapalım? Bunları da söyleyelim. Daha sonra state alanımız kaldı. Şemamıza bakacak olursak state alanımız kaldı ve telefon number alanımız kaldı. Bunlar da teker satır şeklinde olsun diyelim ve bunları da yine aynı şekilde tekrar geleyim. Bunun altına buraya ekleyelim. Evet, tasarımımız şu an bu şekilde. Onun dışında başka neler yapacağız? Şimdi ben şunu demiştim. Ben burada ne demiştim? Stripe ve şeyin logolarının burada yan yana olmalarını istediğimi söylemiştim. Bu yüzden benim burada ufaktan bir tasarım yapmam gerekiyor ve kullanacağım şey şu şekilde olacak. Şimdi şöyle yukarı doğru tekrar çıkalım. Biz burada ne tanımlamıştık? Payment metot tanımlamıştık. Biz form field'ımızda bu sefer bu arkadaşı döndüreceğiz. Ve aynı zamanda radyo grup kullanacağım ama Shotgun'daki radyoyu kullanmayacağım. Yine diğer tarafta kullanmış olduğumuz radyo grubu kullanarak devam edeceğim. Hemen o yüzden dolayı buraya o radyo grubun kütüphanesine ve bir de Next Image'in kütüphanesini aynı şekilde buraya ekleyebilirim. Buraya kadar tamam. Sonra tekrar gelelim burada tasarımımızı yapmaya. Dediğim gibi ben bu sefer form field olarak kullanacağım şey benim buradaki payment metodum olacağını söyledim. Şunlardan şöyle bir tanesini gelip yine aynı şekilde kopyalayalım. Şöyle hizalayalım. Ve buraya söyleyeceğim isim payment method yukarıda yazıldığı gibi olmalı. Form item'ımız yine aynı şekilde burada kullanıcıya göstereceğimiz şeyin payment method şeklinde olduğunu söyleyelim. Daha sonra ben burada form kontrolümde şöyle yapalım. Hatta bu form kontrolü de buradan silelim. Form mesajı da buradan silelim. Çünkü zaten sonuçta ikisinden biri seçilecek ve varsayım olarak Stripe geliyor zaten. Ben burada o zaman ne yapacağım? Radyo grubumu kullanmak istediğimi söyleyeceğim. Oraya hemen tekrar radyo grup diyeceğim ve parantez aç kapat yapacağım. Daha sonra bu arkadaşın value değeri olacak ve value değeri içinde yukarıda tanımlamış olduğumuz payment metodunu söyleyeceğim. Ve değişeceği zaman yapacağı işlemi diğer taraflarda defalarca yapmış olduğumuz gibi burada da yine aynı şekilde ne yapacağız söyleyeceğiz. Diyeceğiz ki arkadaşım bu buysa volt, daha sonra ekstradan buraya bir de field on change val diyerek bunun değiştirilme işleminin olduğunu vesaire söyleyeceğiz.
Buraya kadar tamam gibi. Herhangi bir şeyimiz yok. Hatamız yok gibi. Şimdi gelelim kullanıcıya göstereceğimiz kısma. Buraya bir tane div açacağım. Ve diyeceğim ki class name flex row yan yana olsunlar. mt4 aralarındaki boşluklar içinde space x3 diyelim. Sonra tekrar geleyim. Ben yukarıda yazmış olduğum payment metodumu burada map diyelim ve metot ismiyle teker teker elemanlara çevirmiş olalım. Daha sonra burada nasıl bir tasarım yapmak istiyorsam, neleri döndürmek istiyorsam burada bunları söylemem gerekiyor. Biz normalde burada radyo grup kullandık. Burada da kullanacağım şey radyo grup nokta option olacak. Evet. Bu option'a muhakkak ve muhakkak bir tane key vermemiz gerekiyor. Yoksa hata alır, yani hata alırız derken tarayıcı da sürekli hata yazar. O yüzden dolayı metot nokta value değerini verelim mesela. Daha sonra value değerimiz için yine aynı şekilde metot nokta value, başka class name özelliği yazalım. Şimdi ben burada yine şunu istiyorum. Class name'imde seçili olan şeye farklı bir tasarım yapmak isteyebilirim. Bu yüzden dolayı buraya tekrar bir tane normal parantez açıyorum. Bir tane süslü parantez açıyorum. Ve içine diyorum ki active virgül checked. Sonra tekrar geliyorum. Burada nasıl bir tasarım yapmak istiyorsam burada bunu söylüyorum. Şu tuhaf tırnaklarımı açtım. Relatif bir yapı olsun. Eksi m eksi 0.5 diyelim. Flex bir yapı. Üzerine geldiğimiz zaman kursor pointer olsun. Item center. Justify center. Başka border ekleyelim. Ve border'ımızın rengi yazmamız gerekiyor. Şöyle yapalım biz. Border diyelim buraya. Ve diyelim ki şöyle yapalım. Tuhaf tırnak bundan aktif ya da checked'sa durum. O zaman arkadaşım sen bana ne yapacaksın? Border my color yüzü getireceksin. Ama değilse o zaman border gray 200 demiştik sanırım. Yani hiç belli olmayacak şekilde yine aynı ne yapsın? Bize bunu getirmesi gerektiğini söyleyelim. Evet, bir hatamız yoksa sorunsuz bir şekilde evet, bir hatamız yok. Şu an için şurada küçük bir nokta oluşmuş sanırım. Tamam. Şimdi şöyle yapacağız. Tekrar geliyorum ben burada. Artık bu arkadaşın içinde neler gözükmesini istiyorsam onu söylemem gerekiyor. Şöyle yapacağım hemen. Ben burada bir tane div aç kapat yapayım. Belki divle daha sonra hizalama vesaire bir şeyler eklemek isteyebiliriz. Buraya image ekleyelim bir tane ve daha sonra da bu image'i kendimize göre dolduralım. Şimdi diyeceğim ki bu arkadaşım bu src'sine metottan gelen, evet söyleyebilirsek bir de img src alt değeri olsun yine. Daha sonra width değeri, resmimin boyutu 150 olması lazım. Height'ları da 100 olması lazım. Bunları ne yapacağım? Bu şekilde söyleyeceğim. Evet, görmüş olduğumuz gibi bu arkadaşlar da buraya geldi. Şimdi ben artık şunu isteyeceğim. Eğer ki EasyGo seçilmişse bana ekstradan aşağıda bir form açılması gerekiyor. Bizim yukarıda yapmış olduğumuz gibi yine aynı şekilde bu formları söyleyeceğiz. Biz yukarıda başka ne söylemiştik? Şöyle gelip tekrar bakalım. Dedik ki watch payment method dedik. Diyeceğiz ki arkadaşım watch payment method eşittir EasyGo'ysa o zaman arkadaşım sen bize şunu getir diyeceğiz. Bunun için şöyle yapacağım. Radyo grup form item. Evet, şunu şöyle bitmiş olduğu yerde form item'ın bitmiş olduğu yerde tekrar geleceğim, burada diyeceğim ki süslü parantez watch payment method eşittir yukarıda yazıldığı gibi EasyGo'yu yazmamız gerekiyor. Yani büyük küçük harfe dikkat ederek tekrar geliyorum ve parantez burada nasıl bir tasarım istiyorsam söylemem gerekiyor. Ben burada yine birden fazla form alanını kullanacağım. O yüzden dolayı direkt bunu bu şekilde yazdım. Şimdi ilk alan olarak bir tane yukarıda kart number diye bir alanımız vardı. Yani şuranın isminin kart number olduğu alanımız vardı. Ops. Evet.
yukarı kendinden attı neye bastıysam. Evet, kart number şöyle Ctrl C yapalım ve görmüş olduğumuz gibi kart number alanımız EasyCoin'e tıkladığımız zaman geliyor. Stripe'da kayboluyor. Burası tamam. Şimdi aynı şekilde bana ne lazım? Son kullanım tarihi ve aynı zamanda CV numaralar lazım. O yüzden dolayı bu form field'da yine bitmiş olduğu yere tekrar bir tane daha grid'in içinde bu iki arkadaşı bunları yazarak aynı şekilde ne yapıyorum? Yazıyorum. Tekrar geldim, bunu da bu şekilde kaydettim. Tekrar basıyorum. Görmüş olduğunuz gibi bu arkadaşlar artık çalışıyor. Evet, bunları da bu şekilde ne yaptık? Tamamlamış olduk. Bunlar zaten genellikle kopyala yapıştır, hep sürekli aynı şeyleri yaptığımız için formları ben teker teker buraların name'lerini vesaire teker teker düzeltmekle uğraşmadım. Direkt kopyala yapıştır yaparak gittim. Siz tabii ki ilk başta yazarken mecburen uzun uzun yazmamız gerekiyor. Bunlar tamam olduğuna göre artık Stripe ve EasyCoin'la entegrasyon işlemlerimizi tamamlayarak ödemeyi gerçekleştirerek veri tabanına kaydımızı yapabiliriz. Yani ne yapacağız? Buradaki adres bilgilerini önce kaydedeceğiz ilk başta. Daha sonra adresten sonra da buradaki adres ID'yi kullanarak buradaki order'ımızı kaydederek devam edeceğiz. Evet, şimdi öncelikle EasyCoin ile ilgili ayarlarımızı yaparak başlayalım. Şimdi normalde EasyCoin Next.js ile birlikte çok düzgün çalışmıyor. EasyCoin'un kendi sitesine gelip baktığımızda Node.js ile ilgili bir tane örneğinin olduğunu görüyoruz. Hatta şöyle birazcık karıştıracak olursak başka diğer şeyleri de görebiliriz. Şöyle EasyCoin diyelim. Örnek diğer paketleri PHP, Java, .NET, bunlara herhangi birini isterseniz kullanabilirsiniz. Ben daha önce yine videolarımdan birinde zaten yine aynı şekilde kullanmıştım. Hatta bununla ilgili sadece bir tane video çekmiştim. Yine buradaki bu arkadaşları yine aynı şekilde kullanarak devam edeceğim. Şimdi ben öncelikle buradaki backend bölümünün neredeyse hepsini aynı şekilde kopyalayacağım zaten. Şimdi zaten birlikte bunu oluşturarak başlayacağız öncelikle. Öncelikle bunun için bir tane ayrı bir klasöre ihtiyacım var. Bunun için buradan tekrar geleceğim. Split terminal diyeceğim ve PowerShell diyeceğim. Daha sonra GitHub'da bakın Printify print clone içindeyim. CD diyeceğim, slash diyeceğim ve Printify'in direkt içine geleceğim. Daha sonra make other EasyCo diyeceğim ve ayarlarımı burada yapacağım. CLS diyelim. Tekrar diyeceğim ki cd EasyCo, bu klasöre gireceğim ve kurulumu bu dosya üzerinden yapacağım. Öncelikle npm init diyerek bunu şu şekilde bir çalıştırmamız gerekiyor. Daha sonra yüklemem gereken birkaç tane paket var. Bu paketler şunlar. Express.js kullanacağım. Daha sonra Body Parser kullanacağım. EasyPy kullanacağım. Data Environment kullanacağım ve Course kullanacağım. Bunlar ne işimize yarıyor? Express JS, Node.js ile birlikte kullanılan bir framework. Body Parser, body'den geleceğimiz verileri almak için, yani request'leri yakalayabilmemiz için. EasyPy'in paketi, Data Environment dosyasına saklayacağım verilerimi. Course'la benim API'min dışarıya açık olduğunu söyleyebilmem için kullanacağım bir paket. Bu paketleri direkt yükleyerek başlıyorum. Daha sonra buraya sağ tıklayacağım. Add folder diyeceğim ve EasyCoin'i buraya ekleyeceğim. Daha sonra EasyCoin ile ilgili şu an bir tane package.json dosyamız oluşmuş. Diğerleri de yine aynı şekilde oluşuyor. Buraya tekrar geldiğimiz zaman burada bir tane environment dosyamız var ve içinde de bunların olduğunu görüyoruz. Hemen tekrar geleceğim. Bu arkadaşın içine nokta environment diyeceğim ve bunu aynı şekilde yapıştıracağım. Birazdan bunların ayarlarını zaten dolduracağız. Onun dışında burada bir tane server.js diye bir dosyamız var. Bu arkadaşı da yine aynı şekilde buraya yazacağım ve üzerinden anlatmaya çalışacağım. Evet, bir de ekleyebilirsem. Evet, pardon. Server.js diye. Daha sonra tekrar gelelim, bu arkadaşı aynı şekilde gelelim. Kopyaladım ve buraya yapıştırdım. Üzerinden şimdi anlatmaya çalışacak olursam, şurada görmüş olduğumuz gibi burada olmuş olduğu gibi kütüphaneler var. Kullanacağımız her şeyi burada ne yapıyoruz? Kütüphanelerini tanımlıyoruz. Daha sonra application'ımızın bizim Express.js'de çalıştığını ve app'imizin aynı zamanda body parser'la JSON'a çevirmemiz gerektiğini, kort ayarlarımızın açık olduğunu, yani her tarafa herhangi bir API'den istek alabileceğini ve onun dışında Express.json'la birlikte de tekrar ne yapıyoruz? Bunu çeviriyoruz. Daha sonra burada bizim EasyPy ile ilgili ayarlarımız var. Biz bunları nereden çekiyoruz? Bizim burada tanımlamış olduğumuz environment dosyamızın içinden çekeceğimizi söyledik. Ve buradaki bu değerleri doldurmamız gerekiyor. Birazcık daha aşağı inecek olursak App Post API Payment, yani ben bu adrese istek atacağım. Yani benim adresim ne olacaksa, örnek olarak söylüyorum, localhost 3001
API payment şeklinde ben bu adrese istek atacağımı söylüyor. Daha sonra price, paid price gibi bunları bizden kim istiyor? EasyCoin istiyor. Birazdan zaten bunları da göstereceğim. Daha sonra bizde istemiş olduğu formata uygun bir şekilde EasyCoin'e ne yapıyoruz? Bu şekilde gönderiyoruz. Biz bunları normalde nereden yakalıyormuşuz? Request'ten geliyor. Yani ben bu değerleri gönderiyorum. Gönderdikten sonra da burada tekrar istediği formatta birleştirip tekrar ne yapıyorum? EasyCoin'e atarak ödeme işlemini tamamlıyorum. Daha sonra diyorum ki arkadaşım eğer ki cevap 200 ise o zaman ne yapacaksın bana? Yani cevap olumluysa 200 mesajı göndereceksin. Ben de yani ne yapacağım? Ödeme alındıysa otomatikman veri tabanımda diğer işlemlerimi göreceğim. Ama eğer ki bir error varsa o zaman bana 500 kodu gönder ki ben de ödeme işlemi yapılamadı diye kullanıcıya mesaj gönderebileyim. Bu işlemlerin çalışabilmesi için de burada diyorum ki arkadaşım sen 3001 portunda çalışacaksın diyorum ve burada bunu söylüyorum. Aslına bakarsanız bunu da aynı şekilde environment dosyasında tanımlayabiliriz. Tanımlamadığım için varsayılan olarak 3001 demişiz. Ama biz bunu bir sunucuya taşımak istediğimiz zaman o zaman ne yapacağız? O zaman buraya yani bu environment dosyasına geleceğiz, bunu söyleyeceğiz. Daha sonra bu arkadaş dediğimiz gibi app listen diyeceğiz ve server is running diyerek bize port numarasıyla birlikte kaçta çalıştığını söylemesi gerekiyor. Şimdi benim bu arkadaşı bir yandan çalıştırmam gerekiyor. O yüzden buraya tekrar geleceğim. Node server.js diyeceğim ve bunu çalıştıracağım. Ama öncesinde environment dosyasını doldurmam gerekiyor. Bunun için sandbox merchant easypy.com'a geliyoruz ve buraya bir giriş yapıyoruz. Buraya giriş yaptıktan sonra önce tabii bir hesabı oluşturmanız gerekiyor. Ve hesap oluştururken de şifreleriniz yani SMS kodlarınız her zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6 şeklinde. Yani SMS beklemeyin. Bu şekilde giriş işlemlerini yapabilirsiniz. Ayarlar bölümünden neredeydi acaba bu? Firma ayarları bakalım. Evet, firma ayarları bölümünden API anahtarı ve güvenlik anahtarını alıyoruz. Şimdi biz sandbox merchant.easypy'de çalışıyoruz. Eğer ki bu EasyCo ile anlaşma yaptıysanız bu o zaman URL'iniz de değişecektir. Aynı zamanda bu test environment'ta değil gerçek bir environment'ta çalışabilirsiniz. Ama şu an biz test etmek amacıyla zaten bu environment'ı kullanabiliyoruz. Bunun için kullanacağım şey tam olarak şöyle olacak. O yüzden şurayı tekrar değiştireyim. Sandbox API easypy.com. Yanlış hatırlamıyorsam şu şekilde olması lazım. Normalde biz buraya EasyPy'e başvurduysak eğer EasyPy'e başvurduktan sonra başvurumuz olumlu bir dönüş aldı. O zaman biz artık bu adrese istek atacağız. Ama şu an biz zaten deneme ortamında çalıştığımız için nereye istek atacağız? Sandbox API easypy.com'a istek atacağız. Buradaki API anahtarımı yine aynı şekilde gelip kopyalıyorum. Buradaki API key'e secret key'imi yine aynı şekilde kopyalıyorum. Buradaki secret key'ime yapıştırıyorum. Bunları yapıştırdıktan sonra burada işlemler bölümünde, tüm işlemler bölümünde bu işlemleri aynı zamanda takip edebiliyorum. Tabii benim öncelikle buraya bir istek atmam lazım. Bu arkadaşın da çalışabilmesi için nodeserver.js'ni tabii ki bizim bunda artık ne yapması gerekiyor? Dinlemesi gerekiyor. Problem olmadığı için bize ne dedi? Server is running dedi ve 3001 portunda çalıştığını söyledi. Yani benim artık istek atacağım yer tam olarak neresi? Localhost 3001 slash API slash payment adresine istek atacağım. Bu şekilde işlemimizi tamamlayacağız. Şimdi hemen şöyle gelelim. Bizim burada normalde bir formumuz var. Görmüş olduğumuz gibi ben buraya sürekli değerler girmekle uğraşmak da istemiyorum. Bu yüzden dolayı buradaki değerleri hemen dolduracağım. Hatta şöyle Türkçe karakter kullanmadan yazayım. EasyCo için problem yok ama Stripe için problem olabilir. O yüzden dolayı biz ne yapalım? Burada Türkçe karakter pek fazla kullanmayalım. Street belki şey bile olmayabilir. Problem bile olmayabilir ama ben kullanmayacağım. Şu an için diyeceğim ki işte İstanbul diyelim. Maltepe diyeyim. 34.100 Country Türkiye devrim diyelim. Telefon numarası 555-444-3322 diyelim. Kart numaralar için şu an zaten burada sadece EasyCo için kart numaralarına ihtiyacım var. Bu yüzden dolayı Google'a tekrar geleceğim. Sandbox ya da şöyle bakalım. EasyCo çıktı mı? Çıkmadı. EasyCo test kart yazacağım.
Burada görmüş olduğumuz gibi test kartları var. Bunlardan bir tanesini alacağım. Şu olumlu cevap döndürenlerden bir tanesini aynı şekilde geleyim alayım. Daha sonra zaten bunları deneyeceğiz. Buradaki tarih ve şey formatlarını şöyle yazalım. İleri bir tarih yazalım. 2029. CV numarasını da şöyle yazalım. Tekrar yeniden buraya geldiğimiz zaman, artık sayfamı yenilediğim zaman bu arkadaşlar bana dolu bir şekilde gelecektir. Ve ben her seferinde doldurmak zorunda kalmayacağım. Şimdi buradaki ayarlarımızı yaptığımıza göre aynı şekilde frontend kısmındaki ayarlarımızı da yaparak devam edelim. Evet, şimdi EasyCo ile ilgili adımlarımızı yaparak devam edelim. Şimdi öncelikle şuradaki şu tasarımı ufaktan bir düzeltmek istiyorum. Küçülttüğüm zaman bu arkadaş bu şekilde olmasın. Hemen şuraya tekrar geleceğim. Diyeceğim ki arkadaşım sen normalde call span 3 ol diyeceğim. MD'den sonra call span 2'ye geç diyeceğim. Şöyle yaptığım zaman, evet, şöyle tekrar bakalım. Şöyle küçülttüğüm zaman görmüş olduğumuz gibi tam sayfa ve sorun olmayacaktır. Bunu ayarladıktan sonra şimdi gelelim diğer işlemlerimizi yapmaya. Şimdi benim normalde şemamda şöyle tekrar bakacak olursak şurada bir tane user ID ve db object ID yazıyor. Benim bunu buradan silmem gerekiyor. Neden silmem gerektiğini biraz da anlatacağım ama öncelikle bunu uygulayarak başlayayım. Şunların hepsini şöyle gelip sileceğim. Daha sonra tekrar Node Modüls'ten Prisma delete edelim. Buradaki user ID'mizi sildiğimiz için bizim tekrar ne yapmamız gerekiyor? Terminal, new terminal diyeceğim. Printify klonu açalım ve npx prisma generate db push diyelim ya da direkt zaten generate edecektir. Bunu neden yaptık şimdi hemen onu da göstereceğim. Şu arkadaş hemen bu şekilde olsun. Hemen ayarlar, tekrar projemi şöyle bir çalıştırayım. npm run dev, tekrar bir tane split terminal, PowerShell diyelim. Ne cd EasyCo ve node server.js diyelim. Evet. Şimdi tekrar şöyle sayfamı yenileyim. Bu arkadaş açıla dursun. Şimdi burayla işimiz bitti ama ufak tefek gerçi bakacağız. Şu açık kalsın, olmazsa zaman zaman bir iki bir şey gösteriyorum. Şimdi gelelim bizim buradaki page.tsx'imize, yani checkout sayfamıza. Şimdi ben burada öncelikle göndereceğim değerlere bakacak olursak burada işte bir total price'ımız var. Nerede? Amount kısmımız var ve user ID'miz var. Bizim buradaki bu değerleri ne yapmamız gerekiyor? Yine aynı şekilde formda göndermemiz gerekiyor. O yüzden ben bunları yine page.tsx'ten burada parametre ile birlikte göndereceğim. Şimdi total price'ı zaten alabilmemiz için hemen tekrar şöyle yazacağım. Eşittir configurations'la ilgili zaten bir kontrol yapıyoruz. Total price'ı yine burada ne yapabiliriz? Alabiliriz ve burada yine aynı şekilde göndeririz. Onun dışında bir user ID'ye ihtiyacımız var. Onun için de const user await current user kullanacağım. Clark ile birlikte console.log diyeceğim ve user.id diyeceğim ve bu arkadaşı yazdıracağım. Şimdi bunu neden sildik diğer tarafta? Şu yüzden dolayı sildik. Şimdi normalde benim user'ıma baktığımızda, yani user ID'ye baktığımızda user 2 diye bir şey yazıyor. Eğer ki ben burada object ID dersem buraya bu çalışmıyor. Neden çalışmıyor? Şöyle çalışmıyor. Diyor ki arkadaşım diyor, user ID tamam tanımlamışsın da diyor user'la başlıyor diyor. Bu benim istediğim gibi hexadesimal bir şey değil diyor. Bir tip hatası alıyorum diyor. Ya diyor sen bu user ID'ni bana göre çevireceksin diyor. Ya da buradan db object ID'yi kaldıracaksın diyor. O yüzden dolayı. Bunu aslında farklı bir yöntemle daha yapabilirdik. Şu şekilde yapabilirdik ama onun için de ngrok vesaire kullanmam gerekiyordu. Yani ben şöyle yapabilirdim. User'la ilgili verilerimi tekrar gelirdim. Yine aynı şekilde burada ne yapabilirdim? Bir model yazardım. Kullanıcı her giriş kaydolduğu zaman ngrok'la birlikte bir sanal bir şey oluşturup sanal bir IP, sanal bir domain oluşturmuş olduğum domain üzerinden yine aynı şekilde user'ımı kaydederek buraya onun ID'sini alabilirdik ama biz uzun uzun onlarla hiç uğraşmayalım. Şu şekilde yapalım işte, user ID'mizi direkt buradaki user ID'yi bize yazdırarak yapsın veya diğer türlü pek fazla uğraşmamış olalım en azından. Evet, o yüzden dolayı ben de buradaki db object ID'yi sildim. Şimdi gelelim bizim buradaki page.tsx'imizde x'imize. Payment formumuzda ben bu iki tane arkadaşı da yine aynı şekilde göndermek istiyorum. Hemen buraya tekrar geleceğim. Diyeceğim ki total price string diyelim. User ID diyelim ve ona da string diyelim. Daha sonra tekrar gelelim bu arkadaşları burada tanımlayalım.
Ve buradan da bu değerleri yine aynı şekilde gönderelim. Evet, bunları gönderdikten sonra artık ben bu iki arkadaşı kayıt işlemleri sırasında kullanabilirim. Buraya kadar işlemlerimiz tamam. Şimdi gelelim bizim bu payment formumuzla ilgili işlemlerimizi yapmaya. Şimdi kullanıcı daha doğrusu bir hata mesajı göstermek isteyebilirim. Bir başarılı mesajı göstermek isteyebilirim. Bunun için kullanacağım şey toast olacak. O yüzden dolayı yukarıda bir iki tane ayar yaparak başlayalım. Hemen şuraya tekrar geleyim. Diyelim ki işte ya da şu state'in altına devam edelim. Diyelim ki toast diyelim ve şu arkadaşı buraya ekleyelim. Daha sonra response işlemiyle ilgili bir işlemimiz olur mu? Şu an bilmiyorum ama şöyle ekleyelim, belki kullanabiliriz. Onun dışında kullanıcıyı benim başka bir sayfaya yönlendirmem gerekecek. O yüzden dolayı router'ımızı da burada başlangıçta tanımlayalım. Buraya kadar işlemlerimiz tamam. Şimdi gelelim burada bununla ilgili işlemlerimizi yapmaya. Şimdi şöyle yapacağım. Hemen. Öncelikle bu function'ımı bir değiştireceğim. Diyeceğim ki const onSubmit eşittir ASYNC kullanacağım için değiştireceğim. Çünkü aşağı tarafta bir await işlemi kullanacağım. Bunu buraya bu şekilde geldim yazdım. Sonra tekrar geleceğim. Burada diyeceğim ki eğer ki arkadaşım datadan gelen, şuranın ismini de data olarak değiştireyim. Datadan gelen değerlerdeki payment metot eşittir easy koysa, o zaman bana buradaki işlemleri yapacaksın. Ama değilse ya da işlem Stripe'sa, o zaman bana buradaki işlemleri yapacaksın diyeceğiz. Ve EasyCo ile ilgili adımlarımızı yapıyoruz. O yüzden ne yapacağız? Burada devam edeceğiz. Hemen buraya tekrar bir try catch işlemi yazdım ve işlemlerimizi yapmaya devam edelim. Şimdi bizim burada EasyCo'daki adımlarımıza şöyle bir bakalım. EasyCo normalde bizde buradaki tarihleri parça parça istiyor. Yani ne demek istiyorum ben burada? Yani yıl ayrı istiyor, bunu ayrı istiyor. Yani bizim bunları teker teker göndermemiz gerekiyor. Direkt tek bir seferde gönderemiyoruz. O yüzden dolayı ben buradaki bu değerleri split edeceğim. Yani ayıracağım. Diyeceğim ki datanın içinde expires data varmış. Bunun içindekileri buna göre split edeceksin arkadaşım diyeceğim. Benim şurada, evet, göstereyim. Bir önceki projemde yine aynı şekilde kullanmıştım. Yine bunu kullanacağım. Diyeceğiz ki işte const payment card, buradaki değerleri yine aynı şekilde kopyalayarak burada kullanabiliriz. Şimdi ben card holder name diye bir alan oluşturmamışım. O yüzden direkt buradaki name alanını kullanarak devam edeceğim. Tabii ki siz isterseniz yine aynı şekilde card holder name için yeniden bir tane daha input oluşturabilirsiniz. Buradaki değerleri yine aynı şekilde kopyalayarak, düzenleyerek devam edeceğiz. Şimdi ben payment card için yine aynı şekilde buradaki gibi düzenlenmiş halini şöyle yapıştıracağım. Bakın burada expires mob trim. Burada isterseniz başına bir 20 ekleyebilirsiniz. Yani şuraya bir 20 ekleyebilirsiniz ya da eklemeden direkt bu şekilde de kullanabiliyormuşuz. İkisini de test ettim, bir problem yok. Ben şu an bu şekilde kullanacağım. Card holder name ile datadan gelen name'imi yazdıracağım. Söyleyeceğim card number'ıma, datadan gelen card number'ımı. Burada zaten mod ve year'ımızı zaten parçaladık. Data CV, register card, bunu yine aynı şekilde bunların hepsini kim istiyor? EasyCo istiyor. Ne yapıyoruz? Biz bu verilerle birlikte ödeme işlemini yapıyoruz. Yani ödeme işlemi için gönderiyoruz. Ama tabii ki sadece bunları istemiyor bizden. EasyCo diğer istemiş olduğu gibi burada bir sürü veri var. Şimdi istemiş olduğu diğer bir veri ise alıcı ile ilgili bilgiler. Alıcının işte ismi, soy ismi, daha sonra işte IP adresi gibi çeşitli bilgileri istiyor. Ben yine aynı şekilde buradakini aynı şekilde alıp düzenleyerek kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Ben yine projemize uygun bir şekilde ayarladım. Burada bir ID'miz var. Buradaki ID kısmı aslında user ID'mizi de ekleyebiliriz. Name bölümüne data name, YouTube, işte surname, ismi soy ismi aslında parçalayabilirdim ama yapmadım. Ya da bu şekilde de yapabilirsiniz. Ya da işte GSM number, ya telefon numarası, işte dilim dönmedi şu an. Telefon numarası, e-mail adresi gibi bir alanımız olmadığı için o yüzden bir tane e-mail adresi yazdım. Daha önce test ederken YouTube kullanmıştım. O yüzden abone ol YouTube yazalım en iyisi biz. Abone ol yazsın ya da sadece şöyle birleşik surname'de. Evet, daha sonra işte TC kimlik numarası, giriş tarihleri, daha sonra adresi,
city'si, country'si gibi çeşitli bilgileri yine aynı şekilde girmemizi istiyor EasyCode bizden. Daha sonra shipping adres bölümümüz var. Shipping adres bölümüne yine aynı şekilde girmemizi istiyor. Şimdi ben şunu göstermek istiyorum. Öncelikle EasyCode'a tekrar şöyle giriş yapayım. Buradaki ayarları yaptıktan sonra nerede hata yaptığınızı bulmanız için işlemler bölümündeki validation hatalarına bakmanız gerekiyor. Ben daha önce zaten hazırlarken bakın görmüş olduğumuz gibi birkaç tane hata yapmışım. Kart numaraları geçersiz, shipping adresi zorunlu, kart numarası gerekli, shipping adres sorunlu, görmüş olduğumuz gibi bunları ne yapıyoruz? Eksiksiz bir şekilde girmemiz gerekiyor. Eğer ki bir hata yapıyorsanız buradan da aynı şekilde validation hatalarından bulabilirsiniz. Tüm işlemlerden de başarılı olan işlemlerinizi görebilirsiniz. Mesela şu an 17.31'de başarılı bir işlemim varmış. Şu an saat 18.35, yani bir saat sonrası. Şimdi biz de yine aynı şekilde işlemimizi yaparken zaten göreceğiz. Buraya kadar tamam. Sonra aynı şekilde shipping adresi olduğu gibi bizden EasyCode billing adresi, yani fatura adresi istiyor. Billing adresimizi de buraya yazıyoruz. Sonra şöyle tekrar gelip bakacak olursak yine aynı şekilde zaten burada var. Ben düzenlenmiş hallerini yapıştırıyorum. Buradan yine aynı şekilde siz de alıp kendinize göre düzeltebilirsiniz. Basket items bölümü var. E-ticaret sitesi projem var. Onu da basket, belki birden fazla basketiniz varsa, yani birden fazla sepetiniz varsa onun için de aynı şekilde bunu kullanabilirsiniz. Ben tabii ki şu an ne yapacağım? Bir tane işlemim olduğu için, zaten benim birden fazla işlemim olmadığı için bir tane buying, bir tane basket items yeterli olacaktır. ID'si config ID product, işte burada kategoriler yazmamız gerekiyor ve şuradaki item tipini muhakkak EasyCode'un istediği gibi yazmamız gerekiyor. Yani buraya başka bir şey yazarsan hata alabilirsiniz. Biz şu an fiziksel bir ürünü satıyoruz. O yüzden dolayı fiziksel olduğunu burada belirtmemiz gerekiyor. Buradaki total price kısmı önemli. Neden önemli? Eğer ki sepetinizde birden fazla ürün varsa aşağı tarafta yapacağımız işlemde sepetteki ürünlerin çarpı art, işte örnek olarak söylüyorum, bu üründen 3 tane var. Aşağıdaki fiyatı hesaplarken, total price hesaplarken, mesela bu ürünün 3 tane varsa bu ürün çarpı 3, işte diğerin toplamı, yani bir matematik işlemi yapmak gerekiyor. Eğer ki sepetteki ürünlerle total price aşağı tarafta uyumlu değilse o zaman bize problem yaratacaktır. Bizim şu an zaten tek bir fiyatımız var. Bizim için bir problem olmayacaktır ama bunu yaparken muhakkak dikkat etmeniz gerekiyor. Daha sonra yukarıda yapmış olduğumuz tüm verileri birleştirmek için şu şekilde bir payment data yazıyoruz ve burada da price'ımızda total price, paid price ve işte para birimi, daha sonra yukarıdaki diğer işlemleri aynı şekilde burada birleştirerek ne yapıyoruz? EasyCode'a göndereceğiz. EasyCode'a gönderirken de bizim zaten burada 3001 portumuz var. Zaten bizim buraya bir istek atmamız gerekiyor. İsteğimizi de şu şekilde atıyoruz. Ama burada bir Axios'a ihtiyacımız var. Axios paketine, bu yüzden dolayı PowerShell diyorum. Hemen npm install Axios diyeceğim ve Axios'la ilgili paketimi de benim yukarı aynı şekilde eklemem gerekiyor. Hemen şöyle tekrar yukarı çıkıyorum ve şunu buraya yapıştırıyorum. Tekrar burada yeniden aşağı iniyorum. Evet, burada localhost 3001 API Payment'a, yani bizim buradaki bu arkadaşımıza ne yapıyoruz? İstek atıyoruz. İsteğimizi attıktan sonra şöyle yapalım. Bir tane test amaçlı yapalım hemen. Buraya tekrar gelelim. Diyelim ki if demeyelim. Pardon, yanlış oldu. Console.log response nokta data. Evet, bu şekilde söyleyelim. Hatta bir tane daha şöyle yazalım. Response.data.status diye bir özelliği var. Burayı zaten aynı şekilde alacağız. Şimdi hemen burayı test edelim birlikte. Tekrar geliyorum. Burada zaten verilerim vesaire her bir şeyim girilmiş bir şekilde. Sağa tıklayayım, incelediğim konsol sayfamızı açalım bir yandan. Şuradaki şu değerleri sileyim. Tekrar geleyim, burada submit diyelim ve işlemimize bakalım. Ve işlemimize baktığımızda işlemimizde success cevabının dönmüş olduğunu ve burada da diğer verilerimizin olduğunu görüyoruz. Biz burada ne yaptık? Dedik ki ilk başta response.data, yani response'den gelen sonuca göre onun içindeki statüsü almak istediğimizi söyledik. Yani eğer biz şunu diyeceğiz: eğer ki işlem başarılıysa veri tabanına kaydetmesi gerektiğini söyleyeceğiz. EasyCode sitesine geldiğimizde, tüm işlemlere geldiğimizde bakın bir saat sonrası ortalama, yine aynı şekilde burada işlemin başarılı bir şekilde olduğunu, bakın abone oldu zaten değiştirmiştim, görüyoruz yine aynı şekilde. Burada işlemimizle ilgili detayların tamamını görebiliyoruz. Buraya kadar işlemlerimiz tamam. Sonra
Şimdi biz burada eğer ki response data statüsse yani işlem başarılıysa ona göre artık burada ne yapmamız gerekiyor? Bir mesaj yazmamız gerekiyor. Hemen tekrar geleceğim. Burada diyeceğim ki eğer ki response nokta data nokta status eşitse success'e, o zaman arkadaşım bana bunu yapacaksın. Ama değilse yani else, o zaman bana bir tane hata mesajı yazacaksın. Zaten bunun için bir tost yazmıştık. O yüzden bunu aynı şekilde gelip yapıştıralım. Hatta şuradaki şu diğer cache'e de şöyle yine bir tost mesajı daha yapıştırayım. Hata mesajları ve diğer işlemler için bunlar aynı şekilde olsun. Şimdi biz burada şöyle göstereyim. Page.tsx'te biz burada await Prisma DB şeklinde kullanmıştık. Ama biz burada Prisma DB'yi direkt yazamayız. Niye yazamayız? Çünkü bu arkadaş use server'da çalışıyor. Ama biz burada neredeyiz? Use silent'da çalışıyoruz. O yüzden dolayı bizim yeniden bir API yazıp o arkadaşa Axios'la birlikte istek atmamız gerekiyor. İstek atarken de ben şu şekilde bir const yazacağım ve bunu göndereceğim. Şöyle öncelikle göstereyim. Order data, user ID'si, config ID'si, total price'i, EasyCo, işte status'u, waiting, adresi bu şekilde yazacağız. Bunu neye göre yazıyoruz? Tabii ki bizim şemamıza göre yazıyoruz. Yani şöyle tekrar gelip bakalım. Şemamızda order ve adres için tüm verilerimizi aynı şekilde göndermemiz gerekiyor. Buradaki tüm değerleri eksiksiz bir şekilde gönderebilmek için bu şekilde bir order data yazıyorum ve tüm verilerimi şemama uygun bir şekilde göndereceğim. Tabii ki benim bu göndereceğim verilerle ilgili bir de ne yazmam gerekiyor? Bir API yazmam gerekiyor. Ama göndereceğimiz verilerin şu an bu olduğunu en azından söyleyebilirim. Hemen gelelim biz burada şöyle bakalım. App'in içinde API klasörünün içinde uploading'imiz var. Uploading'in yani API'nin tam olarak içine tekrar gelelim ve buraya save order diye bir dosya oluşturalım. API oluşturabilmek için zaten daha önce söylemiştim. Bir tane root.ts dosyası oluşturmamız gerekiyor. Ve bunun içine ben artık istediğim gibi bir API yazıp ve buradan aynı şekilde isteğimi atabilirim. Hemen gelelim burada API'mizi yazmaya başlayalım. Buraya tekrar geliyorum. Diyorum ki export async function diyorum. Ve işlem tipimin benim post olduğunu söylüyor. Parametre olarak da rec diye bir şey yazalım. Ve diyelim ki bu arkadaşın türü de request diyelim. Daha sonra benim kullanıcı ile ilgili bir kontrol yapmam gerekiyor. Bu yüzden buraya tekrar const user id diyelim eşittir get out. Clerk'in kütüphanesiyle birlikte burada ne yapacağız? Rec ile birlikte gelen değerle birlikte user ID var mı yok mu? Bu kullanıcı var mı yok mu? Bunun kontrolünü yapacağız. Ve diyeceğim ki eğer ki user ID yoksa next response ile birlikte bana 401 yani giriş yapılamadı, yetkiniz yok hatasını vermesi gerektiğini söyleyeceğiz. Daha sonra tekrar gelip buraya bakacak olursak burada görmüş olduğumuz gibi adres, status, payit type gibi çeşitli alanlarımız var. Bizim aynı şekilde bu arkadaşları burada yakalamamız gerekiyor. Bunlar nereden geliyor? Request'ten geliyor. O zaman ben diyeceğim ki bir tane const tanımlayacağım. Buradaki tüm değerleri teker teker yazacağım ve diyeceğim ki request'ten gelen verileri JSON dosyası şeklinde ve sen bunları bir const'a bir değişken olarak tanımla ki ben aşağıda rahat rahat bunları kullanabileyim arkadaşım diyeceğim. Şimdi biz öncelikle adres alanımızın işiyle devam edelim. Şimdi tekrar buraya gelip bakacak olursak adresin içindeki name alanını alacağım. Yani diyeceğim ki adresin içindeki name alanını benim işte buradaki modelimin içindeki adresim içindeki name alanına kaydet diyeceğim. Onun için hemen şöyle tekrar gelip yapıştıracağım ve üzerine anlatacağım. Diyeceğim ki arkadaşım Prisma DB'de bir adres yarat bana. Yaratırken datanın içinde diyoruz ki name alanı için adresi içindeki name'i, street için adresi içindeki street'i ve diğer alanları da yine aynı şekilde yaratıyor. Bunu yaptıktan sonra artık benim bir de order için bir alan yaratmam gerekiyor. Order için de zaten buradaki tüm ayarları ve aynı zamanda bunun ID'sini yazmam gerekiyor. Bunun için de tekrar yeniden şöyle yapıştıracağım. Diyeceğim ki arkadaşım order await Prisma DB order için bir şey yaratacaksın. Configuration ID zaten aldık. User ID zaten aldık. Request'ten zaten ilk başta onu ayrıca aldık zaten. Amount onu aynı şekilde aldık. Paid type aldık. Is paid bunu true olarak zaten gönderiyoruz.
Daha sonra statüsüne waiting olarak ya da gelen değer olarak olduğunu söylüyoruz. Create address ID, yani buradan dönen sonuca göre ne yapıyoruz? Buranın ID'sini alması gerektiğini söylüyoruz. Bize en son olarak da işlem olarak da ne yapması gerekiyor? Bu arkadaşın order'ın ID'sini döndürmesi gerekiyor. Çünkü ben daha sonra kullanıcıyı ne yapacağım? Bu order'a göre bir sayfaya yönlendireceğim. Şimdi kullanıcıya şey göstermemek gerekiyor mantıken. API ile ilgili bir hata olduğu zaman göstermemek gerekiyor. O yüzden buraya tekrar bir try catch yazalım ve buradaki tüm arkadaşları buradaki try'in içine yine aynı şekilde taşıyayım ve Ctrl 9'da, evet hizalı sanırım, ve bu şekilde hizalamış olalım. Tamam. Daha sonra burada hata durumu içinde yine bir hata mesajı aynı şekilde konsola yazdıralım ve aynı zamanda new response ile birlikte 500 hata kodunu döndürelim. Buraya kadar işlemlerimiz tamam. Şimdi gelelim hemen bu API'mize istek atacağız. Neredeyiz biz? API'nin içindeki save order'a istek atacağımı söylüyorum. Bunun için yine aynı şekilde await kullanacağız ve diyeceğiz ki JSON formatında bir veri gönderiyor olabilirim. Ona göre ne yapacaksın? Bir işlem yapacaksın diyeceğiz ve yukarıdaki order datamızı burada göndereceğiz. İşlem eğer başarılıysa bana o zaman başarılı bir mesaj olarak bunu yazman gerektiğini söyleyeceğim. Ve console.logo'da bize order ID'mizi yazdırsın buradaki. Ve daha sonra bir yönlendirme işlemi yapacağız. Şu an için sayfam tam olarak belli değil. Şu şekilde olsun, çünkü şu an buradaki bu finish sayfasında ne yapacağımı tam karar vermedim. Normalde İşte order sayfasına yönlendirebiliriz aslında. Oradaki linki de değiştirebiliriz. Ya da bir thank you mesajı yazdırabiliriz. Thank you mesajından sonra bir butona bastırıp yine aynı şekilde yönlendirme işlemi yapabiliriz. Onu şu an tam düşünmediğim için şu anlık router.push'umuzu şöyle açıklama satırı şeklinde bırakayım. İşlemimiz başarılıysa şu an bize response'den gelen data.id yazdırması gerektiğini söyleyelim. Hemen gelelim bu arkadaşı deneyelim. Submit diyorum ve bekliyorum. Evet, API order'a, save order'da görmüş olduğumuz gibi bir şey yaptı ve success mesajını gönderdi ve bize burada bir de order ID mesajı verdi. Hemen tekrar gelelim burada. Diyelim ki npx Prisma Studio diyelim ve hemen bu arkadaşı da burada görelim. Evet, şöyle bir adres oluşturduğunu görüyoruz. Order bölümüne tekrar geleceğim ve şuradaki ID'mi aynı şekilde gelip kopyalayacağım. Görmüş olduğumuz gibi order'ımız burada başarılı bir şekilde oldu. Şimdi tekrar gelip buraya aynı şekilde izi koyulmuş şeyine baktığımızda burada işlemler bölümünde tüm işlemlerde de aynı şekilde verimizin kaydolduğunu görüyoruz. Hatalı bir kart da aynı zamanda deneyebiliriz. Hatalı bir kart denediğimiz zaman bunlar başarılı kartlar. Şöyle bakalım hangisi specific error diyor. Şunlardan bir tanesi mesela yine aynı şekilde geleyim buraya yapıştırayım. Daha sonra submit diyelim. Görmüş olduğumuz gibi error ve ama bu sefer buraya bize herhangi bir order'la ilgili zaten bir kayıt işlemi yapmayacaktır. Evet, işlemimiz artık başarılı. EasyCo ile ödeme işlemini başarılı bir şekilde almış olduk. Artık bundan sonra ne yapacağız? Finish sayfasını yapacağız. Finish öncelikle Stripe yaparım, olmazsa daha sonra da aynı şekilde finish sayfasını yaparak yönlendirme işlemini gerçekleştiririz. Evet, şimdi Stripe ile ilgili alanımızı yaparak devam edeceğiz. Onun öncesinde bir tane Stripe ile ilgili bir model oluşturacağım. Bu modeli ne için oluşturacağım? Modelimin ismi Stripe Customer olacak. Yani diyeceğim ki arkadaşın müşterilerin Stripe hesaplarında bana tut ki ben de ileride bunları aynı şekilde kullanabileyim. Aynı zamanda zaten bunu Stripe'in kendisi de istiyor. O yüzden dolayı ne yapacağız? Burada aynı şekilde tutma işlemini yapacağız. Bunun için hemen şuraya tekrar geliyorum. Bir tane model yazacağım ve diyeceğim ki Stripe Customer. Ve biz bir Clerk kullandığımız için ve Clerk için webhooks yazmadığımız için gelen ID'ler user altları hexadesimal şeklinde olduğu için bize problem yaratıyor zaten. O yüzden dolayı da zaten bizim bunu oluşturmamız gerekiyor. Eğer ki webhooks yazmış olsaydık buna belki ihtiyacımız bile olmayabilirdi. Ama şu an bu arkadaşa ihtiyacımız var. Hemen bunu yazdıktan sonra tekrar buradaki not modül dosyama geleceğim ve aynı şekilde buradaki Prisma dosyamı silip tekrar bu arkadaşı push edeceğim. npx Prisma db push diyelim. Evet, silme işlemi başarılı, bir sorun yok galiba. Tamam. Şöyle şunu yapsın. Evet, başarılı bir şekilde oluştu. Generate dedi. Zaten tamam. Bir sorunumuz yok. Tekrar geleyim buraya. npm run dev diyelim ve işlemimizi yapmaya devam edelim. Şimdi
Benim öncelikle Stripe ile ilgili bir tane paket yüklemem gerekiyor. Bunu da aynı zamanda yükleyerek başlayalım. Şuraya hatta şöyle yapalım biz. Tekrar geleyim, PowerShell diyelim. Şu arkadaş böyle açık kalsın. Şu sayfamı çalıştırayım, bir yandan çalışa dursun. npm install ya da hatta şuradan sekmesini açık bırakmıştım sanırım. Kapatmışım, pardon. npm stripe yazarsak şöyle direkt bu paketi benim yüklemem gerekiyor. Hemen bu paketimizi yükleyelim ve işlemimize devam edelim. Şimdi benim öncelikle Stripe'de bir tane hesap açmam gerekiyor. Stripe'de hesabınızı açtıktan sonra Türkiye şartlarında doğrulama yapmanız gerekmiyor. Yani en azından Developers modu için doğrulama yapmanız gerekmiyor. Ama tabii ki kendiniz kullanacaksanız ya yurt dışında bir şirketiniz olması gerekiyor ya da yurt dışında yaşıyor olmanız gerekiyor. Türkiye'de ne yazık ki çalışmıyor. Bunun için öncelikle Developers bölümüne tekrar tıklıyoruz Stripe'de bir hesap açtıktan sonra. Ama öncesinde burada bir tane account oluşturalım ve diyelim ki burada Printify diyelim. Evet, şöyle ve buradan bir tane kontrol seçelim ve create diyelim. Daha sonra buradan tekrar projemizi otomatik olarak şu an seçili olarak o gelecektir. Buradan direkt tekrar şunu yapacağız. Developers mod diyeceğiz ve ayarlarımızı yapacağız. Hemen şöyle tekrar Developers diyelim. Evet. Karşımıza bu şekilde bir sayfa çıkıyor. Şimdi bu sayfada bizim için önemli hususlardan bir tanesi buradaki API versiyon. Neden önemli? Çünkü biz bağlantı ayarlarımızda bunları yazacağız. Hemen öncesinde lib dosyama geleyim. Bir tane stripe.ts diye bir dosya tanımlayalım. Bu stripe.ts'de bağlantı ayarımızı yapacağız. Ben bağlantı ayarımı şu şekilde direkt kopyalayacağım. Ve burada da versiyon numaram kaç yazıyorsa buraya da yine aynısı yazmak zorundayım. Burada bir API key olduğunu görüyoruz. Bizim environment dosyasında bu şekilde bir API key tanımlayacağız. Daha doğrusu tanımlayacağımız şeyler şu şekilde olacak. Direkt yapıştırayım. Bir tane API key, daha sonra sonuçlardan sonra kullanıcıyı bir sayfaya yönlendirmemiz gerekecek. Daha sonra bu sayfayı sunucuya taşıdığımızı varsayalım. O yüzden dolayı burada ne yapacağız? Base URL'imizi söyleyeceğiz ki daha sonra burayı değiştirerek hızlı bir şekilde müdahale edebiliriz. Şimdi biz bunu buraya yazdıktan sonra buradaki API key kısmına geliyoruz. Bakın publish key değil. Publish key ile bizim işimiz yok. Bizim işimiz secret key ile. Buradaki secret key'imi aynı şekilde alıyorum ve buraya yapıştırıyorum. Burada bir tane de webhooks kısmı var. Birlikte şimdi onu da yapacağız. Hemen şu arkadaşı da kaydedelim. Buraya kadar işlemlerimiz tamam. Onun dışında başka neye ihtiyacımız var? Şimdi normalde bizim burada ilk başta şunu yapacağız. Hatta yaparak başlayalım. Şöyle bir bulalım. Component, pardon, app rotalarımız component. Evet, payment for. Şimdi biz normalde easy code'a ne yaptık? Dedik ki arkadaşlar işlem başarılıysa gel bize bunu yap dedik. Biz mantığımız şu şekilde olacak şimdi. Biz buradaki bu verileri yine aynı şekilde order datayı göndereceğiz. Göndereceğimizin yerin ismi checkout olacak. Checkout'tan sonra eğer ki cevap olumluysa o zaman bizim buradaki webhooks'u kullanarak ne yapacağız? İşlemimizi tamamlayarak veri tabanına kaydetme işlemini yapacağız. Şu şekilde order datamızı yazalım ve buraya da Stripe diyelim. Daha sonra yine aynı şekilde bilgilerimizi zaten buradan alacak. Bunları aldıktan sonra benim dediğim gibi bu sayfayı bir yere yönlendirmem gerekiyor. Yönlendireceğim sayfam tam olarak şu şekilde olacak. Const response eşittir await axios nokta post tekrar API slash check out olsun ve virgül, daha sonra yukarıdaki order datayı gönderdiğimi söyleyeceğim. Noktalı virgül, daha sonra diyeceğim ki window nokta location nokta imza response nokta data nokta URL diyeceğim. Bunu niçin bu şekilde yapıyorum? Eğer ki ben bunu Windows Location'la vesaire açmazsam otomatik olarak bana şeyin sayfasına yönlendirmeyecektir. Stripe'ın ödeme sayfasına yönlendirmeyecektir. O yüzden dolayı ne yapıyoruz? Biz burada Windows Location imza ile birlikte bu gönderme işlemini yapıyoruz. Şimdi bunu yaptığımıza göre checkout sayfamıza artık yani checkout ile ilgili API'mizi yazabiliriz. Hemen tekrar geliyorum burada. API klasörümü bulmam gerekiyor. API klasörüm için yeni bir tane klasör oluşturacağım. Şöyle diyelim ki ismi check out, tekrar yeniden geleceğim. Bunun içine bir tane root nokta ts deyip buraya bir sayfa oluşturacağım. Şimdi ne yapmam gerekiyorsa benim burada yapmam gerekiyor. Hemen şöyle tekrar gelelim, bir tane export async evet gelmedi. Şöyle bir daha yazalım. Async function. Evet, şu arkadaşı seçeceğim.
ve işlem türü olarak post yapacağımı söyleyeceğim. Parametre olarak buraya rec diyelim ve tipini de yine request diyelim. Ben ne yapacağım? Yine bir request'e işlemi yapacağım. Eğer yani genel request'i yakalayacağım, ona göre bir işlem yapacağım. Şimdi benim aynı zamanda bu sayfada kullanıcı eğer giriş yapmadıysa bir işlem yapmaması gerekiyor. Bu yüzden dolayı Clark'in current user'ından faydalanacağız ve bu arkadaşı buraya ekleyeceğim. Daha sonra request'ten gelen verileri benim aynı şekilde body diye bir değere atamam gerekiyor. O yüzden tekrar geleceğim, bu şekilde yapacağım. Daha sonra order data diye bir verimiz var. Diğer taraftan göndermiştik hatırlarsanız. Body'nin içinden order datayı buraya alacağım. Daha sonra user'la ilgili eğer ki bir şeylerim eksikse benim, o zaman bana arkadaşım bunları kontrol et. Eğer ki e-mail adresi yoksa Clark'ta vesaire, girişte bir şey yoksa bana 0. indekse göre vereceksin. Eğer ki yoksa o zaman 401 kodu ver ki kullanıcı giriş yapamadığını ben bileyim arkadaşım diyeceğiz. Bunlara buraya kadar tamam. Sonra yapmamız gereken diğer bir işlem, order data'daki verilerimizi bizim aynı şekilde kullanarak fiyat gibi çeşitli alanlarımızı ayarlayarak Stripe sayfasına yönlendirme işlemini yapmamız gerekiyor. Bunun için şu şekilde tekrar kopyalayacağım. Bunu Udemy Clone projemden de kopyalayabilirsiniz. Onu aynı kodları yazıyorum zaten. Burada şimdi şöyle bir şey var, diyoruz ki adet kısmı 1. Biz zaten adeti vesaire almıyoruz. Sadece bir tane. Para birimini buradan değiştirebilirsiniz. Name kısmı Printify yazdım ve description kısmında da bunu yazdım. Bu nerede gözüküyor? Birazdan göstereceğim. Buradaki önemli olan husus şu: order data nokta amount yüzde çarpıyoruz ki tam olarak bize değeri söylesin. Benim değerim 12 dolar olduğunu veri tabanında bu şekilde kaydettiğimizi düşünelim. Çarpı 2,0 olduğu zaman ne olacaktır? Bu şekilde olacaktır. Yani bu çarpı yani şu şekilde olacaktır yani mantıken, ve bunu da bize çevrilmiş halin normalde 12 dolar olarak gösterecektir. O yüzden dolayı Stripe bizden bu şekilde istiyor. Biz de yine aynı şekilde yapıyoruz. Buraya kadar işlemlerimiz tamam. Şimdi benim yazmış olduğum bu şemama aynı zamanda Stripe Customer'ı kaydetmem gerekiyor. Hemen yine aynı şekilde bunları yaptıktan sonra arkadaşım şuraya tekrar geliyorum. Let Stripe Customer ve Prisma DB diyorum ve Stripe Customer'ı Fintune yükleyerek user ID'imle buna göre ne yapıyorum? Gelen veriyi Stripe Customer ID yine aynı şekilde buraya kaydediyorum. Daha sonra diyorum ki eğer ki Stripe Customer ID null'sa o zaman arkadaşım bana şunu ekleyerek yapman gerekiyor diyor. Stripe Customer'sa eklememiz gereken bir iki bir şey var. O yüzden dolayı şunu aynı şekilde gelip yazıyorum. Diyorum ki eğer ki Stripe Customer ID null değilse, boş değilse, o zaman arkadaşım away Stripe'a benim customer'ımı kaydet diyorum. Yani beni Stripe'ın artık Stripe'in kendi veri tabanına bir nevi ne yapıyoruz biz aynı şekilde, yani ödeme detayına diyoruz ki arkadaşım bu bana customer'ı kaydet. Aynı zamanda bana customer ID olarak da bunları aynı şekilde kaydet ki ben bunları daha sonra ihtiyacım olduğu zaman kullanabileyim diyoruz. Daha sonra session'la bir kontrol işlemi yapmamız gerekiyor. Yani şunu yapacağız: eğer ki işlem başarılıysa ya da başarısızsa daha sonra işte buradaki almış olduğumuz bu Customer ID'yi aynı şekilde göndermemiz gerekiyor. Bir oturum başlatmam gerekiyor. Oturum başlattıktan sonra kullanıcının işlemi başarılı yaptıysa şu sayfaya, başarısız yaptıysa şu sayfaya yönlendir. Aynı zamanda eğer ki bizim order data gibi metadatalarımız varsa bunları da yine aynı şekilde göndererek işlemimizi tamamlamamız gerekiyor. Bunun için de tekrar yeniden şu şekilde geliyorum. Bir tane alt tarafına bir session yazıyorum ve diyorum ki away Stripe checkout session, bana bir session yarat. Yaratmış olduğu session'da customer için benim Stripe Customer ID'mi kullanacaksın. Ödeme modumuz payment tipi. Eğer ki işlem başarılıysa beni bu sayfaya yönlendir. Bu sayfayı diğer taraflarda değiştireceğiz. Bu şekilde olmasına karar verdim. Daha sonra eğer ki başarısızsa bu sayfaya yönlendir. Başarısız sayfa için şu an için bir şey düşünmedim. Siz isterseniz tabii ki bunun için yeni bir tane sayfa yapmanız gerekiyor ama ben yapmayacağım. Bunu bu şekilde ne yapacağım? Değerlendireceğim. Daha sonra tekrar diyeceğim ki arkadaşım bu işlemler bittiği zaman bana bir return döndürmen gerekiyor ve bunu döndüreceğini söylüyoruz. Evet, yukarıda eksik acaba kütüphanem var mı? PrismaDB, Stripe. Bir de sanırım şuradaki Stripe olması gerekiyor. Şunu da yine aynı şekilde ekliyoruz. Kütüphanelerimiz bu şekilde tamamlanmış oluyor.
Onun dışında burada bir de hatalı bir işlem olduğu zaman kullanıcıya bizim bir mesaj görmemiz gerekiyor. Bu yüzden dolayı buraya da console.log'a checkout kısmında bir hata olduğunu söylemek için bu arkadaşı yazıyoruz. Evet. Burası checkout sayfamız. Şimdi burada işlemimiz bizim başarılı bir şekilde olduysa, herhangi bir sıkıntı yoksa, ödemeyi aldıysak bize mantıken bu sayfaya yönlendirecek. Ama benim burada görmüş olduğumuz gibi bizim veri tabanına kaydetme gibi bir şeyimiz yok. Tamam, Success sayfasına yönlendirecek ama benim aynı zamanda bunu bir de ne yapmam gerekiyor? Veri tabanına kaydetmem gerekiyor. Bunu nasıl yapacağız? Bunun için de bir webhook yapacağız. Bunun için zaten daha önce biz environment dosyamıza şu şekilde bir iki tane değer yazmıştık. Şimdi buradaki webhook secret'ı nasıl dolduracağız ona bakalım. Hemen buradan tekrar webhooks'a geliyorum. Burada add a new point diyorum. Eğer ki ngrok vesaire kullanarak yapmak istiyorsanız Twitch clone projeme bakabilirsiniz. Sanırım onu da yapmıştım. Ya da diğer projelerimden bir iki tanesi de yine aynı şekilde olabilir. Ben şu an lokalde yapmak istiyorum. O yüzden dolayı işlemi buna göre yapacağım. Öncelikle benim buradaki bu arkadaşa tıklayarak indirmem gerekiyor. Hemen size de göstereyim. Ben Windows kullandığım için aynı şekilde ne yapıyorum? Bu arkadaşı indiriyorum. İndirdikten sonra şimdi ayarlarımızı birlikte yapacağız. Şimdi hemen öncelikle indirdiğim dizini şu şekilde açayım. Şu aynı dizine ekledim ki rahat bir şekilde görelim diye. Aynı dizinde olmasının bir önemi yok. Siz istediğiniz herhangi bir dizinde çalıştırabilirsiniz. Benim klasörüm şu an bu olduğu için ben bu klasörün üst tarafına gelip cmd diyorum ve bir cmd ekranı açıyorum. Daha sonra bana burada söylemiş olduğu adımları teker teker yapmam gerekiyor. Hemen diyorum ki Stripe login diyorum ve bu şekilde ne yapıyorum? Bir giriş işlemi başlatmaya çalışıyorum. Burada bunu yazdıktan sonra buraya tıkladım. Bu sekmede açsın istiyorum ve burada enter tuşuna basıyorum ve bana görmüş olduğunuz gibi bir sayfa açıyor. Burada diyor ki arkadaşım diyor sen buna izin veriyor musun diyor. Evet diyorum. Access izin veriyorum diyorum ve işlemimizi bu şekilde tamamlıyoruz. Tekrar bu sayfaya gelip baktığımızda görmüş olduğumuz gibi completed bölümü yazdım. Şimdi burada diyor ki arkadaşım diyor bir tane webhook yazman gerekiyor senin diyor. Webhook'u yazdığın zaman da diyor işte bu şekilde çalıştırarak beni test edebilirsin diyor. Peki. Bunun için hemen şöyle yapacağız. Tekrar buraya geleceğim. Diyeceğim ki daha webhook'umuzu yazmadık bu arada. Tekrar şöyle bir tane gelelim. Bir tane en azından klasör oluşturalım. Diyelim ki webhook tekrar buraya yeniden geldim. Rota.ts diyelim. Şimdi webhook'umuzda neler olacak? Şimdi webhook'umuzda da yine şu şekilde export async function diyelim ve burada da post işlemi olacağını ve request diyelim. Evet. Buraya kadar tamam. Şimdi benim burada bir try catch yazarak bir imza işlemi yapmam gerekiyor. Bu imza yine bizden header'da gönderilmesi gereken bir yazı olduğu için bunu bizden yine kim istiyor? Stripe istiyor. O yüzden dolayı signature yani kısaltması bu şekilde ne yapıyoruz? Bunu yazıyoruz. Daha sonra benim aynı şekilde eventlarla ilgili bir şeyler yapmam, söylemem gerekiyor. O yüzden dolayı şu şekilde bir tanımlama yapıyorum. Ve Stripe'in kütüphanesinde yine aynı şekilde buraya eklemem gerekiyor. Onun dışında başka buradaki ismimiz burayla aynı olmak zorunda. Şimdi bir de bunun karşısını dolduracağız. Bunu nasıl yapacağız? Şu an öncelikle şöyle yapalım. Burası bu şekilde kalsın. Buraya daha yazmamız gereken şeyler var. Ama biz buradaki webhook sektörünü nasıl çalıştıracağız? Bunun için buradaki bu arkadaşı yine aynı şekilde gelip kopyalıyorum. Ve daha sonra tekrar geleceğim buraya. Diyeceğim ki localhost 3000. Daha sonra slash API slash webhook diyeceğim. Ve ben işlemlerimi test ederken bu sayfayı kesinlikle ve kesinlikle kapatmayacağım. Çünkü benim burası aslında terminal sayfam. Ben başarılı ya da başarısız bir sonuç döndüğü zaman buradan göreceğim. Yani Stripe ile ilgili bir şey olduğu zaman. O yüzden dolayı ne yapacağız? Biz bu sayfayı açık bırakacağız. Ama buradaki secret key'imizi aynı şekilde alacağız ve buraya yazacağız. Secret key'imizin sonunda başında boşluk olmasın. Bunlara dikkat edelim. Secret key'imizi de buraya göre tanımladığımıza göre bakın burada tamamlandı. Test için diyor ki istiyorsan bunu yazabilirsin diyor. Biz şimdi bunu kapatamayacağımızı söyledik. O yüzden dolayı tekrar dizinimi açıyorum. Buraya yeniden bir tane daha cmd yazıyorum. Ve tekrar geliyorum. Bu arkadaşı aynı şekilde buraya yazıyorum. Ve buraya bir istek atıyorum. Bakın görmüş olduğumuz gibi istek geldi ve 500 dedi. Yani diyor ki arkadaşım diyor senin yapmış olduğun bu web.hook'ta diyor dinlemeyi aldım ama diyor bir sıkıntı var diyor yani olmuyor diyor. 500 ile ilgili bir hata kodu dönüyor diyor. Ve biz şimdi burayı o yüzden iyileştireceğiz ve buradan almamız gereken
hata mesajı normalde 200 olmalı. Burada normalde bir return göndermediğimiz için o yüzden dolayı bize 500 hata mesajını veriyor. Biz şimdi zaten düzgün bir şekilde verilerimizi döndürdüğümüzde bize bir sorun yaratmayacaktır. Şimdi işlemlerin daha rahat takip olması için ben şuraya bir tane console.log yazacağım ve event type'ımı buraya yazacağım. Birazdan zaten bunu size aynı şekilde göstereceğim. Ben diyeceğim ki arkadaşım şöyle, eğer ki checkout station completed, bakın bunu buraya sildiğiniz zaman bir sürü görmüş olduğunuz gibi Stripe ile ilgili kullanabileceğiniz bir sürü paket var. Biz bunu kullanacağız. Diyeceğiz ki arkadaşım, eğer ki oturum olumlu bir şekilde olduysa, işlemimiz başarılı bir şekilde olmuşsa, ödemeyi almışsak, sen o zaman ne yapacaksın? Bana buranın içindeki işlemleri yapacaksın. Bunun için benim yine aynı şekilde session ile ilgili verilerimi tutmam gerekiyor. Ve o yüzden bir constation ve order data ile de verilerimi ne yapıyorum? Buraya, bunun içine atıyorum. Bunları attıktan sonra order data'nın içindeki verilere ihtiyacım var. Ama benim onun öncesinde bu arkadaşım order data var mı yok mu, bunları bir kontrol etmem gerekiyor. Boş mu dolu mu? Hemen aynı şekilde bunu yazıyorum. Daha sonra almam gereken değerler neler? Bunlar order datanın içinde. Adres bir dizi, diğerleri teker teker. Zaten bunları zaten daha önce yapmıştık. Burada yine aynı şekilde bizim bir user ID'miz var. Kullanıcı user ID var mı? Yani kullanıcı giriş yapmadan mı gönderiyor? Bunları kontrolü için yine aynı şekilde diyoruz ki user ID ile bir kontrol et. Var mı user ID, yoksa kullanıcıya 400 mesajı gönder diyoruz. Daha sonra biz veri tabanına kaydetme işlemleri için zaten diğer tarafta save order'da yapmıştık. EasyCall'da yapmıştık. Yine aynı şeyi ne yapıyoruz orada? Tamamını, o sayfadakilerin tamamını buraya aynı şekilde gelip kopyalıyorum. Yani bir adres yaratıyorum yine aynı şekilde ve onunla birlikte bir order yaratıyorum. Buradan sonra işlemlerimiz bittiği zaman bizim buraya bir olumlu bir mesaj göndermemiz gerekiyor. Yani bir şey göndermemiz gerekiyor ya da. O yüzden dolayı next response ile birlikte diyoruz ki receive true, bu şekilde bir mesaj yaz diyoruz. Ve buradaki aynı zamanda şuraya da aynı şekilde bundan ekleyelim ki bir sorun olmasın ve olumlu cevap versin bize. Onun dışında hata mesajı için de yine aynı şekilde gelip şunları buraya yazacağım. Şimdi tekrar yeniden geleceğim. Buradaki bu arkadaşları yeniden bir daha bir test edelim. Bakalım ne olacak. Tekrar yeniden bir istek atıyorum. Bakın artık 200 cevabını aldım. Yani benim şu an webhookum başarılı bir şekilde çalışıyor. Tabi şu an için herhangi bir gönderiden order data vesaire bir şey olmadığı için kayıt işlemini yapmadı. Ama şimdi zaten biz bu işlemi yapacağız. Buraya kadar ayarlarımız tamam olduğuna göre, webhook'umuzu vesaire aldığımıza göre sanırım eksik bir şeyimiz kalmadı. Artık burayı test edebiliriz. Hemen sayfama geliyorum. Tekrar şöyle geleceğim. Bir tane resim yükleyeyim. Hatta köpeğimin fotoğrafını yükleyeceğim. Evet, bekliyorum. Bir sorun yok değil mi? Yüklüyor. Evet, tişört yapalım ya da telefon yapalım. Telefonu daha güzel duruyor. Evet, telefon yapalım. Daha sonra şöyle köpeğimi ekleyeceğim. Daha sonra continue diyeceğim. Burada font preview burada bir hata olduğunu söyledi. Normalde bu sayfamızla ilgili bir sıkıntı olmuyordu. Evet, ilk defa geldi. Herhalde bir şey atladık. Neyse, tekrar olmazsa dönüp bakarız ona. Tekrar gelip şu şekilde checkout diyelim. Ve burada Stripe'ı kullanarak işlemimizi yapmaya çalışalım. Tekrar submit diyorum ve hemen bakıyorum ne oldu ne bitti. Evet, görmüş olduğumuz gibi Printify yazdı. Şöyle sayfa, burada görmüş olduğumuz gibi font mark tişört yazdı. Biz bunları normalde nerede tanımlamıştık? Şöyle göstermiştim size. Evet, şurada tanımlamıştık. İsterseniz tabii ki değiştirebilirsiniz. Ve buradan ne yapacağız? Bilgilerimizi girerek ödeme işlemini tamamlayacağız. Bunun için Google'a Stripe test kart yazarsanız şu şekilde kart numaraları çıkacaktır. Ben şu kart numarasını kullanacağım mesela. Tekrar yeniden buraya gelip kart numarası, daha sonraki oluşturacağımız şeyler yine kurallara uygun şekilde olmalı ama değerler önemli değil. Ben şu şekilde yazacağım ve öde diyerek işlemimi gerçekleştireceğim. Eğer ki işlem başarılıysa, görmüş olduğumuz gibi başarılı, bizi katalog.finish sayfasına yönlendirecek. Hemen şöyle tekrar gelelim. Buradan yeniden bir tane PowerShell açalım. Ve diyelim ki npx prisma db push, pardon,
Prisma Studio diyeceğim ve kaydedilen veriyi burada görmeye çalışacağım. Hemen şöyle tekrar gelelim. Stripe Customer diyelim öncelikle. Şöyle bakalım. Görmüş olduğumuz gibi burada bir değerimiz var. Ben değerlerimi daha önce silmiştim. Şu an o yüzden hepsi boş gelecektir. Yani sadece bir tane kayıt olması gerekiyor. Adres bölümüne tekrar gelelim. Bakalım. Bir tane adresimiz var görmüş olduğumuz gibi. Yine bu şekilde. Tekrar gelelim burada. Yeniden bakalım. Stripe Customer Configure Order. Hemen tekrar order'ımıza geliyoruz. Ve order'ımızda da Paid Type'a görmüş olduğumuz gibi Stripe yazarak kaydetme işlemini başarılı bir şekilde yaptı. Evet, ID'miz, Configuration ID'miz bu, hatta isterseniz gelip bakalım. Şöyle bir geri geleceğim. Evet, birkaç tane geri gelmem gerekiyor. Kontrol etmek, göstermek için size. Evet bakın. 0 C0 CF C0 CF görmüş olduğunuz gibi zaten yine bu olduğunu görebiliyoruz. Şimdi biz burada submit yaptıktan sonra burada bir finish sayfası yapacağımızı söyledik. Şimdi tekrar hemen bir daha bir ödemeyi tekrar bir daha bir yapayım. Tekrar bir daha bir kaydedelim, bir daha bir görelim. Hemen şöyle tekrar geliyorum. Test kartlardan şu kartı alalım bu sefer. Tekrar şöyle bir tane kart girelim. 0426 diyelim. 504 diyeyim yine. Şöyle yazdım ve öde diyorum. Hayır, teşekkürler. Evet. Şimdi katalog finish sayfamıza yönlendirdi. Buraya da tekrar gelip order bölümüne bakarsak zaten yeni bir kayıt geldiğini göreceğiz ve kaydımızda görmüş olduğumuz gibi burada. Şimdi ben burada dediğim gibi bir katalog finish sayfası yapmak istiyorum. Bu katalog finish sayfasını hemen şöyle ekleyelim. Tekrar geliyorum, burada benim rotalarımın olduğu yer. Neredeydi bu arkadaş? Katalog. Evet, tekrar direkt buraya gelerek bir tane finish sayfası ekleyelim ve bunun içine de bir tane page.tsx rafc diyelim ve finish page diyelim. Evet, karşımıza şu şekilde bir sayfa çıktı. Şimdi finish page görmüş olduğumuz gibi bir de gözüküyor. Öncelikle bizim bu arkadaşı bir düzenleyerek başlayalım. Hemen şöyle burada bizim bir site map'imiz olması gerekiyor. Bu site map'imize gelelim ve bunun URL'ini değiştirelim. Normalde bu finish page sayfamızda aslında eski orderlarımızı vesaire de gösterebiliriz. Orderları çekme ile ilgili bir sayfa yapacağız. Zaten bu sayfada isterseniz son veriyi yine aynı şekilde getirerek daha sonra gösterebiliriz. Belki yaparım, belki yapmam. Siz isterseniz zaten tüm orderları getireceğimiz için yani aynı şekilde bir tane veriyi çekerek siz burada gösterme işlemini zaten yapabilirsiniz. Mantık aynı zaten. Şimdi order benim buradaki sayfam ne olacak mantıken? Katalog ve finish sayfası olacak. O yüzden dolayı şurada bu arkadaşı şöyle düzeltiyorum. Evet, şöyle yapıyorum. Tekrar bakıyoruz, 6'ya geldi. Ama şimdi ben işlemi tamamladıktan sonra geriye de dönmemem gerekiyor. Bu yüzden dolayı buralarda birazcık düzenleme yapmam gerekiyor. Yapacağım düzenleme şu şekilde olacak. Benim burada normalde current step demişim görmüş olduğumuz gibi. Burada tekrar gelip diyeceğim ki vv aynı zamanda current step ops. Evet, şuradan şöyle bir boşluk bırakalım, belli olsun. Şunun aynı olması gerekiyor. Tamam, bir yazalım bakalım. VV şöyle 6 diyelim. Neden hata aldık burada? Step K, current step. Evet, şuradan dolayı şurada kullanacağız mantıken sadece. Evet, bir tane doğru yapmışım ondan dolayı. Şimdi ne yapacağız burada? Yine aynı şekilde 6 diyeceğiz ve bunu bu şekilde çözmüş oluruz. Onun dışında bakın hala biz bunlara tıklayabiliyoruz. Burada da yine aynı şekilde clickable diye bir özelliğimiz vardı hatırlarsanız. Burada tekrar benim tekrar yeniden bir tane daha şart eklemem gerekiyor. Buraya tekrar aynı şekilde geleceğim. Diyeceğim ki current step küçükse 6'dan tıklanmasın diyeceğiz. Bu arkadaşlar artık tıklanmıyor. Şimdi gelelim finish page sayfamızda tasarımını yapalım ve ödeme işlemlerini de artık bitirmiş olalım. Finish page sayfamız için hemen şöyle diyelim ki class name container ekleyelim. mx auto diyelim. Evet. Tekrar geleyim, bir tane div açalım. Bir class name ekleyelim ve full flex. Alt alta şeyler ekleyeceğim için flex call diyelim. Space ile boşluk verelim. Space y 7 diyelim mesela. Item center ortalı olsun. Justify center. Başka bir de margin top. Şöyle bir şeyler söyleyelim. Tekrar geleyim, buraya bir tane check ikon eklemek istiyorum. Şu arkadaşlar ekleyelim.
Ve bu arkadaşa bir class name H36 V36 BG my color, bundan daha sonra rounded full text white ve padding 4 diyelim. Evet, şu şekilde bir check işareti yapmış olduk. Şimdi tekrar yeniden aynı şekilde geleceğim. Bir tane daha div açacağım ve burada da bir tane P açalım ve diyelim ki order success diyelim. Bu P'yi birazcık süsleyelim hemen. Diyelim ki text 5x large, text my color, bu benim rengim, fontu semi bold olsun. Tamam, güzel. Bir de altına ekstradan bir yazı daha eklemek istiyorum. Hemen şöyle tekrar div diyelim. Bir tane P açalım ve lorem diyelim. Uzunca şöyle bir yazı olsun. Tekrar bakalım. Hizasını vesaire birazcık ayarlayalım hemen. Öncelikle bu arkadaşa bir text lg diyelim. Daha sonra bu arkadaşa tekrar geleyim. Class name diyelim. Ve 4/6'sını kaplasın ve margin top 8 ile birazcık boşluk verelim. Evet, bu şekilde order success sayfamızda yaptık. Evet, ödeme işlemlerimiz de artık başarılı bir şekilde olduğuna göre diğer işlemlerimizle devam edebiliriz. Evet, EasyCoin'i de tekrar başlattım. Yeniden şöyle bir de router push'umuzu burada düzeltelim ve tekrar bir de burada test edelim. Ve daha sonra ödeme işlemi tamamen bitirmiş olalım. Katalogdan sonra finish sayfasına gidecek. Hemen şöyle tekrar yine aynı şekilde geldim. EasyCoin'i seçtim ve submit diyorum. Ve oraya bir istek atıyorum ve bakıyorum ve burada da görmüş olduğumuz gibi işlemimiz başarılı. Evet, şimdi artık siparişlerimizi göstermek için bir alan yaparak devam edelim. Evet, şimdi siparişlerimizi gösterebilmek için bir tane sayfa yapalım. Şimdi bizim burada normalde bir dashboard'umuz var. Biz buranın ismini My Order olarak değiştirelim. Daha aslında ben buradaki bu dashboard'u admin paneli için düşünmüştüm. Tekrar olmazsa yanına bir tane daha ekleriz ama şu an kısa yoldan direkt burayı order yaparak başlayalım. Admin panelimizde yine aynı şekilde zaten yapacağız. Buraya tekrar geleyim, bir link verelim ve diyelim ki My Order diyelim ve linkimiz burada şu an bu şekilde olsun. Tekrar yeniden geleyim, ben buraya bu şekilde bir sayfa oluşturacağım. Bu sayfamı oluştururken yine rotalarımın içine aynı şekilde My Order ve içeride tekrar page.tsx diyerek oluşturalım. Hemen şöyle rafçı My Order Page diyelim. Daha sonra tekrar bu arkadaşa tıkladığımız zaman sayfamız geliyor. Şimdi burada tasarımımızı yapmaya başlayacağız. Ben burada bir table kullanmak istiyorum. Table'ı daha önceden yüklemişiz zaten. Hemen şuradaki şu kütüphanelerini yukarı ekleyerek ve aynı zamanda bunları da içinden alarak başlayacağım. Şimdi onun dışında PrizmaDB kullanacağız ve aynı zamanda kullanıcı giriş yaptı mı yapmadı mı bunu da yine kontrolünü yapmamız gerekiyor. Bunun için hemen şöyle öncelikle geleyim ve diyelim ki const user ve current user ile birlikte user değerimiz var mı yok mu bir kontrol edelim. Eğer ki user yoksa not found sayfasına yönlendirsin bizi. Ve daha sonra da benim burada const order db diyeceğim ve await prisma db nokta order nokta find many diyerek verilerimi burada çekmeye çalışacağım. Şimdi verilerimi çekerken benim ne yapmam gerekiyor? Mantıken user'ın id'sini çekmem gerekiyor. O yani user'ın id'sine göre verilerimi çekmem gerekiyor. Burada user id eşittir user'dan gelen id diyeceğim ve aynı zamanda tekrar buraya include diyeceğim. Sadece order'ları çekmek bana yetmez. Aynı zamanda configurations'ını da buraya include edeceğim. Yani daha ikisi birleşmiş bir şekilde ne olacak? Bana veriler gelecek. Ben de bunları bu şekilde kullanacağım. Hemen tekrar buraya gelip console.log daha sonra slash order db dersem ve tekrar my order sayfamı açacak olursam şöyle tekrar gelip bakalım. Nerede? Şurada hata var diyor. Await kullandığımız için yukarı ASYNC yazmam gerekiyor. Tekrar yeniden şöyle bir bakalım. Görmüş olduğumuz gibi tüm verilerimiz burada geldi. Artık bu verilere erişerek ne yapabiliriz? Listemizi çekebiliriz. Burada tabii ki birden fazla verimiz olduğu için ne yapmamız gerekiyor mantıken? Map kullanmamız gerekiyor. Şimdi ben 3 tane tasarım yapacağım. Burada siz tabii ki tasarımı daha güzel bir hale getirebilirsiniz. Şimdi normalde benim nelerim var? İşte tişörtlerim var. İşte bardaklarım var. Onun dışında telefon kılıflarım var. Onun üçü için ayrı ayrı table'lar yapacağım. Bu yüzden dolayı da bunları hemen burada filtreleyerek başlayacağım. Diyeceğim ki arkadaşım telefonlar için bunu kullanacağım. Order db'den filter ismi order olsun ve bana bu şekilde
tipi o font case'leri ne yapsın? Order DB'den sadece getirsin ve ben bunu döngüye sokayım. Aynı şekilde bunun için de aynısını yapacağız. Bardaklar için de aynısını yapacağız ve tişörtler için de aynısını yapacağız. Daha sonra burada tasarımımızı yapmaya hemen şöyle başlayalım. Diyelim ki div class name container mx auto margin top 16 diyelim ve tekrar yeniden bir tane daha div yazalım ve burada da boşluklarla ilgili bir şeyler verelim. Diyelim ki space y ekseninde 12'lik bir boşluk olması gerektiğini söyleyelim. Daha sonra font case bölümüyle başlayalım. Diyeceğim ki arkadaşım, eğer ki font case nokta length, eğer ki bu arkadaş sıfırdan büyükse o zaman sen bana ne yapacaksın? Buranın içindeki değerleri getireceksin diyeceğiz. Burada kullanacağımız şey bir ne olacak tabii ki? Bir table olacak ama ben başlık vesaire de kullanacağım için birden fazla şey olabileceği için bunu kullanacağım ya da bir tane de div açarak tabii ki aynı şekilde kullanabiliriz. Buraya bir tane h2 yazalım ve diyelim ki font case ve buraya tekrar class name text 2x large text center ve fontuna semibold diyelim. Evet. Benim birden fazla telefon kaydım olduğu için veri tabanında direkt bu arkadaş buraya geldi. Aynısını diğerleri için de yapacağız. Tabii ki öncelikle bu arkadaşı bitireceğim. Daha sonra teker teker diğerlerini yaparız. Hemen tekrar geliyorum buradan. Şu table tasarımı aynı şekilde gelip kopyalayayım ve burada bunları döndürmeye çalışayım. Hemen şu arkadaşın altına tekrar geldim. Şöyle hizaladım. Şimdi benim şey için kullanacağım şey de burada başlıklarım olacak. Bunlar işte case color, case model, case finish, material, base price, işte ödeme tipi, ödeme tarihi. Bunların başlıklarını benim teker teker yazmam gerekiyor. Uzun uzun yazmayacağım. Ben yine şu şekilde hazırladım. Direkt kopyala yapıştır yapacağım. Daha sonra benim burada table body'de bir döngüye sokmam gerekiyor bu arkadaşı. Table body değil, daha doğrusu table row'u bir döngüye sokmam gerekiyor. Buraya tekrar geleceğim. Diyeceğim ki şöyle süslü parantez font case nokta map, daha sonra ismin senin order olsun ve şu şekilde söyleyelim. Burada da bu table row'u bunun içine direkt atayalım. Sonra ilk olarak bizim yapacağımız şey bu arkadaşa tabii ki bir ID vermek olmalı. Yani bir key vermek olmalı. Onun için de burada order'dan gelen ID diyerek bunu ekleyeceğim. Daha sonra teker teker tüm alanlarımızı, table cell'lerimizi teker teker yazmamız gerekiyor. Ben ilk alanıma bir tane şöyle font medium diyerek telefon ismi olduğunu söyleyeceğim. Daha sonra rengini söyleyeceğim. Şöyle hatta bakalım ne oldu ne bitti şimdiye kadar. Görmüş olduğumuz gibi geldi. Başka diğer alanları da teker teker tanımlamam lazım. Yanında bilerek uppercase ekledim ki büyük yazılsın, güzel dursun diye. Case modelimi aynı şekilde ekleyeceğim. Case finish'imi ekleyeceğim. Materyalimi ekleyeceğim. Ve bunları bu şekilde döndüreceğim. Evet. Daha sonra ne var? Base price'ımız var. Onu ekleyelim. Total price'ımız var. Yine aynı şekilde. Daha sonra ödeme tipini ekleyeceğiz. Bakın bunları normalde nereden çektik? Order, configuration, yani biz burada zaten birleştirmiştik. Bunları çekerken artık ne diyoruz? Order'ın içindeki, configuration içindeki case color. Ama bu arkadaşı çekerken ne diyoruz? Order'ın paid type'ı. Yani ödemeyi biz nerede tutuyorsak ona göre yazmamız gerekiyor. Daha sonra ben burada aynı şekilde order'ın bir de tarihini almak istiyorum. Tarihi alırken buradaki create at'i kullanırken bir formata çevirmemiz gerekiyor. O yüzden dolayı da onu da yazarken de bu şekilde yazıyoruz. Tekrar şöyle baktığımızda font case bölümümüz tamamlandı. Aynı şekilde diğer alanları da yapmam gerekiyor. Tekrar buraya şu arkadaşı şöyle küçültüyorum. Yeniden tekrar geliyorum. Bir tane süslü parantez diyeceğiz ki şöyle yapayım. Şu arkadaşı alayım, sadece kopyalayayım. Bir daha yazmakla uğraşmayalım çünkü. Diyelim ki max nokta length diyeceğim. Yine sıfırdan büyükse bv, daha sonra parantez. Evet. Burada tekrar şunu aç kapat yapıyorum. Şunu aldım geldim yapıştırdım ve buraya da diyeceğim ki max. Çoğul kullanmamışız. Tamam, tek kullanalım. Tamam. Bu da buraya aynı şekilde geldi. Yine aynı şekilde benim buradaki table'ı buraya yazmam gerekiyor. Table'ımızı yine aynı şekilde ayarlayacağız.
Şimdi Mac'da zaten fazla bir şey yok. Type var, Mac Color var. Onun gibi bir iki tane bir şey var. Birazcık daha az en azından. Şöyle tekrar gelip yapıştıralım. Type'ımız, Mac Color'umuz, Base Price'ımız, Total Price'ımız sadece bu değerlerimiz olacak. Yine aynı şekilde benim bu arkadaşları yine bir döngüye sokmam gerekiyor. Buraya tekrar geleceğim. Max.map parantez parantez order. Şöyle tekrar parantez. Bunun içinde table row'umuzu döndüreceğiz. Table row'umuzda yine aynı şekilde unutmadan bir key vermemiz gerekiyor. Key'ini verdik. Diyeceğiz ki order'dan gelen ID. Yine burada ilk olarak ilk alanımızda yine tipi yazsın. Mag yazsın sadece. Daha sonra mag color rengini yazalım yine aynı şekilde. Daha sonra total price, base price ve ödeme tipi gibi alanları şöyle ekleyelim. Yine son olarak bir de yine tarihi eklememiz gerekiyor. Tekrar baktığımızda bu arkadaşın da bu şekilde tamam olduğunu görüyoruz. Şimdi geriye ne kaldı? Sadece tişört kaldı. Şunu yine aynı şekilde gelip kopyalayayım. Tekrar buraya gelelim. Diyelim ki tişört nokta length yine aynı şekilde sıfırdan büyükse vv tekrar parantez şundan ve ilk alanımıza bundan ve buraya da yine tişört diyelim. Evet, şimdi yine aynı şekilde bizim tasarım için yine şu arkadaşı kopyalayalım ve kendimize göre düzeltelim. Şöyle hizaladım. Daha sonra şuradaki şu arkadaşı sildim. Bunun header'ında type'ı, color'u, size'ı bayağı bir alanı var zaten. Şunları yine aynı şekilde gelip yazıyorum. Bunları yazdıktan sonra burada yine aynı şekilde bir döngü oluşturmam gerekiyor. Tekrar geldim şöyle diyeceğim ki tişört.map parantez parantez order ve şöyle tekrar parantez bunun için table row'umuzu ekliyoruz. Table row'umuza yine aynı şekilde key verelim. Order'dan gelen ID diyelim. Daha sonra benim teker teker bu alanları yazmam gerekiyor. İşte color'u, size'ı vesaire bunları ne yapıyoruz? Yine ekliyoruz. Bakalım şöyle var mı bir hatamız? Bir hatamız yok. Hemen diğer alanlarımızı yapalım. Fiyatlar, ödeme tipi bunları ekliyorum. Daha sonra ödeme tarihi gibi bir de şunu ekliyorum. Evet. Bu şekilde bunları da ayarlamış olduk. Bunun için isterseniz ben uğraşmayacağım. Büyük bir ihtimal bir tane de ön izleme sayfası yapabilirsiniz. Şimdi normalde font case'de direkt yapabilirsiniz ama tişört için tekrar uzun uzun şartlar yazmak gerekiyor. Ve mag için uzun uzun şartlar yazmak gerekiyor. Çünkü tişörte tıkladığımızda hatırlarsanız birden fazla resim geliyordu ama font case için bir de color gibi bir iki tane şart yazmak gerekiyor. Hatta bunlara tıklandığı zaman açılan bir modal tarzı bir şeyler yapılabilir. Eğer ki üşenmezsem yapacağım daha doğrusu. Bir de şimdi admin panelini vesaire yapacağız. Eğer fırsat olursa buranın da aynı şekilde ön izleme sayfalarını oluşturacağım. Belki adminde oluştururum. Adminde oluşturduktan sonra belki yine aynı şekilde burada kullanırız. Evet, şimdi yavaş yavaş artık admin panelimize geçelim. Şimdi bizim burada bir order'ımız var. Bunun yanına bir tane admin paneli alanı eklemek istiyorum. Bunun için user menüden yine aynı şekilde faydalanacağım. Burada current user diyoruz yine. Buraya hemen bir tane console.log diyeceğim ve user yazacağım. Bu user'ı bu şekilde kullanmanızı tabii ki tavsiye etmiyorum. Neden tavsiye etmiyorum? Çünkü daha sonra sileceğiz. Biz çıkış yaptığımız zaman çünkü bize user menüde olduğu için ne olacaktır? Otomatikman hata verecektir zaten. Siz de o yüzden dolayı zaten bunu göreceksiniz. User.id desek daha mantıklı olacaktır. Direkt user id'mizi görelim. Daha sonra bu user id'mi ben environment dosyama eklemek istiyorum. Hemen şöyle gelip diyeceğim ki admin user eşittir ve daha sonra da şuradaki bu user id'mi buraya ekleyeceğim. Yani benim sadece admin paneline bu kullanıcım girebilir diyeceğim. Tabii ki ayrı bir giriş için yeniden ayarlamalar vesaire yapılabilir. Ama biz uzun uğraşmayacağız. Sadece eğer ki bu kullanıcıysa bize bu ID ile eşleşiyorsa o zaman burada bir admin ile ilgili bir panel için bir buton açılacağını söyleyeceğiz. Bunu aldığımıza göre artık burada hemen şöyle yapacağız. Diyeceğiz ki conf admin alt user diyelim eşittir process nokta environment nokta buradaki ismi neyse yine aynı şekilde onu yazmamız gerekiyor. Evet, yine admin user zaten bunu bu şekilde geldim söyledim. Daha sonra ben bunun içine yani bunun yanına eklemek istediğim için direkt zaten user ile ilgili bir sorgulama yapıyoruz.
Direkt yine aynı şekilde burada bunu ekleyerek devam edeceğim. Şu arkadaştan bir tane daha kopyalayabilirim ya da şöyle yapalım. Öncelikle şöyle tekrar geleyim, bir tane süslü parantez açalım. Diyelim ki user'ın id'si eşitse admin'in user'a, o zaman bana ekstradan ne yapacaksın? Bunları göstereceksin diyeceğiz. Gideceğimiz panel tam olarak şöyle olsun. Panel slash dashboard olsun ve linklerimizi de buna göre tanımlayalım. Ve buraya da tekrar dashboard yazalım. Ve bu da işte nasıl, ne olsun? My buton ya da default olabilir. Bir my butona bakalım nasıl duracak hemen. Evet, bu şekilde olsun. Şimdi hatta dashboard değil A panel diyelim, biz buna daha mantıklı olur. Admin paneli gibi bu şekilde olsun. A panele tıkladığım zaman gitmemiz gereken yer P dashboard. Şimdi bizi daha önce admin diye zaten buraya bir klasör açmıştık. Hatta şöyle bir tane dashboard.page.tsx de yazmışım herhalde. Biz bu arkadaşı buradan silelim. Çünkü araya bir tane P ekleyeceğim en azından belli olsun diye. Hatta şöyle yapalım. Admin klasörü içine tekrar yeniden bir tane daha klasör açayım. Şöyle components diyelim. Daha sonra bu A'nın ismini P olarak değiştireyim. Bu P'nin içine bir tane klasör oluşturayım. Diyelim ki ismine dashboard. Tekrar P'nin içine yeniden bir klasör daha oluşturayım. İsmine de order diyelim. Şimdilik herhalde oluşacak sayfalarımız bunlar olacaktır. Page.tsx yine aynı şekilde bu arkadaşa da page.tsx rafc order page diyelim ve tekrar yeniden buraya gelelim. Rafc dashboard page diyelim. Evet, bu sayfalar bu şekilde açtık ve dashboard page karşımızda. Şimdi ben bu sayfalarda da yine aynı şekilde bir layout yapısı kullanmak istiyorum. Yani tasarım ne yapacağım, yine işte bir header'ım, işte bir sidebar'ım, bir şeyim varsa bunları sabit tutabilmek için yine bir layout.tsx kullanmak tabii ki bize mantıklı olacaktır. O yüzden dolayı buraya hemen admin layout diyelim. Tamam. Sonra ben bu arkadaşa hemen şöyle tekrar geleceğim. Diyeceğim ki interface admin layout props diyelim ve buraya bir tane children ekleyelim ve React yine aynı şekilde React node diyelim ve burada bu arkadaşları hemen yine tanımlayalım. Evet. Şöyle yine içinde göstermek için bir children yazalım. Şimdilik en azından sayfamız bu şekilde olsun. Şimdi hemen şöyle yapacağım. Öncelikle benim bu dashboard sayfasına admin olmayan bir kullanıcının girememesi gerekiyor. Bu yüzden dolayı yine current user'dan faydalanacağız. Ve diyeceğiz ki admin user process environment'taki şeye eşit değilse bizi not found sayfasına yönlendir diyeceğiz. Bunun için hemen şöyle diyeceğim ki eğer ki user yoksa ya da admin user eşit değilse user'dan gelen ID'ye, o zaman beni ne yapacaksın? Not found sayfasına yönlendireceksin diyeceğiz. Bakalım. Evet, şuraya ASYNC eklemem gerekiyor. Tekrar bakalım. Bir tane eşittir fazla atmışım. Şöyle tekrar bakıyorum. Şu an dashboard sayfasına, evet, neden giremedik? Bunu mu yüklemedim? Evet, şunu da şöyle ekleyelim. Evet, şu an görmüş olduğumuz gibi admin sayfasına geldik. Şimdi tekrar şöyle localhost 3.1'e geleyim. Buradan hemen bir çıkış yapalım. Şimdi A panelimiz burada aynı zamanda gözüküyor ve tıkladığımız zaman biz bu sayfaya gidebiliyoruz. Şimdi başka bir kullanıcıyla hemen burayı bir test edelim. Daha sonra tasarımımızı yapalım. Hemen çıkış yapıyorum. Tekrar login diyeceğim. Diğer hesaplarımdan bir tanesi şu resimsizle giriş yapayım hemen. Ve tekrar bakalım. Görmüş olduğumuz gibi bu arkadaş burada yok. Hemen şuradan bir de aynı şekilde kontrol edelim. P slash dashboard diyelim. Ops, bu değil, pardon. P slash dashboard diyelim. Ve yine not found sayfasında olduğumuzu görüyoruz. İşlemimiz başarılı. Artık ben burada admin için bir alan yaratabilirim. Hemen admin için olan hesabıma tekrar yeniden giriş yapıyorum. Şimdi ben bu admin sayfamın yan tarafında bir tane sidebar istiyorum ve üst tarafında şurada bir butonumuz olsun ve tıkladığımız zaman tekrar bizi localhost 3000 yani ana sayfaya yönlendirmesi gerektiğini istiyorum. O yüzden dolayı biz hemen şurada bir tasarım yaparak başlayalım. Öncelikle yan yana
kullanacağımız şeyler olacak. Yani sidebar'ımızda şey olacak. O yüzden buraya bir flex diyelim. Buraya bir tane sidebar oluşturacağım. Şimdilik sadece şöyle bir sidebar yazalım. Daha sonra tekrar geleyim buraya bir tane div yazalım. Bu children buranın içinde olacak ama şöyle bir içine doldurmaya çalışalım öncesinde. Diyelim ki class name flex 1 screen flex call diyelim. Daha sonra tekrar geleyim. Bir tane header yazmak istiyorum. Yukarıdaki header'ımda diyeceğim ki şöyle bir renk kullanalım. Background gray 800 diyelim. Diğer tarafta da aynı rengi kullanırız. Text'ine white diyelim. Flex justify between item center ve bir de padding 4 diyeceğim. Evet, şu şekilde bir yapımız oldu. Tamam. Şunu şöyle küçülteyim, devam edelim altına yazmaya. Tekrar yeniden bir tane daha gelin, bir div açalım. Burada divimizde şu olsun, desin ki admin panel yazsın sadece. Bu arkadaşa normalde sen arkadaşım haydi gözükme LG'den itibaren gözük diyelim. Daha sonra buraya aynı şekilde bir tane daha alın ekleriz ve burada da mobil menümüzü yaparız. Şimdi ben buranın yanına bir ana sayfaya gidiş için bir şey yapmak istiyorum. Şuradaki şu çıldırı şu an bizi bozuyor tabii ki biraz. Bu çıldırını şöyle yapalım hemen. Bir tane main içine alalım. Evet, şöyle. Bunun içinde olsun. Header'dan ayrı. Hatta şöyle yapalım. Header'ın altında şöyle olması gerekiyor. Evet, şöyle hizalayalım. Bu aşağıda olacak. Evet. Şuraya ben bir tane de ne eklemek istiyorum? Dediğim gibi bir şey eklemek istiyorum. Ana sayfaya dönmek için bir buton eklemek istiyorum. Buraya bir tane link yazacağım. Daha sonra şöyle bir tane buton yazalım. Ve bu butona da go to home diyelim. Ve yönlendireceğimiz sayfa link href ana sayfa olacak. Evet, şöyle boşluklar biraz fazla abartılı oldu. Evet, şöyle olsun. Evet, bu arkadaş tabii ki çok fazla şey olmadı. Varyant seçeneğine de bizim my butonu ekleyelim ve buraya tıkladığımız zaman artık e, ana sayfaya dönecek ve aynı zamanda go to home diyerek tekrar böyle dönebileceğiz. Hemen gelelim burayla ilgili bir sidebar yapmaya. Component klasörüm için tekrar geliyorum. Buraya bir tane sidebar.tsx rafc ve sidebar'ımızı tekrar gelip buraya aynı şekilde ekleyelim. Evet, şöyle şeyi ekledim ve buraya yazdım. Evet, şimdi sidebar'ımızı hemen yapalım. Şimdi sidebar'ımdan öncelikle olacak linklerden birazcık şöyle ekleyeyim. İki tane linkim olacak. Birisi dashboard, birisi de order olacak. Bunları bu şekilde yazmış olalım. Daha sonra ben bu sidebar'ımda use silent kullanacağım. Çünkü aynı zamanda açılıp kapanabilir bir menü olsun. Mobil uyumlu olması açısından. Bu yüzden dolayı biz bunu ekleyelim. Daha sonra buraya bir tane use state ekleyelim. Is open ve set is open diye bir alan ekleyelim. Duruma göre göster ya da gizle yapabiliriz. Aslına bakarsanız bunu hiç eklememe de gerek yok. Çünkü ben buraya şey ekleyeceğim. Vazgeçtim. Bunu hiç eklemeyelim. Bu kalsın. Sheet'le daha sonra bir tane menü yapacağız zaten. Bunu normalde gizleriz zaten. Şuraya hemen şöyle tekrar geleyim. Bir tane class name diyelim. Ve diyelim ki sen arkadaşım gizli ol. LG'den itibaren flex bir yapın olsun. H'de screen ol. Ve 72 olsun. Background gray 800 demiştik. Yukarıya yine aynı diyelim. Onun dışında bir tane border R2 ekleyelim. Tamam, bu şekilde olsun. Bakalım ne oldu. Şöyle görmüş olduğumuz gibi geldi. Güzel. Şimdi tekrar yeniden hemen bunun içine bir tane tasarım yaparak devam edelim. Diyelim ki div class name flex call gap 4 justify center item center ve full diyelim. Tamam. Tekrar yeniden gelelim, buraya bir tane div yazalım ve diyelim ki div class name flex ya da flex demeyelim, şöyle yapalım. mx auto diyelim biz buraya hizalaması için. Margin left 14 diyelim. Justify center item center margin top 12 diyelim.
Şimdi ben ilk bu alanıma bir tane logomu eklemek istiyorum. O yüzden buraya tekrar link yazalım. Yine buradan da aynı şekilde ana sayfaya dönebilsin kullanıcı. Tekrar gelin buraya href diyelim ve şöyle olsun ve tekrar buraya gelin bir tane image ekleyelim. Next image ve buraya bizim logomuzu ekleyelim. src özelliğine slash logo nokta png diyelim. Class name'ine rounded full diyelim. Gerçi yuvarlak sayılır şeyin. Gerçi çok arka plan falan vermedik ama ya da gerek yok sanırım. Silelim buna. Tekrar geleyim. Bir tane width değeri vereyim. 160'a height 160 diyelim. Alt değeri verelim. Logo yazalım. Evet, şuraya görmüş olduğumuz gibi bu da geldi. Tamam. Şimdi ben bunun altına hemen devam ediyorum. Bu div class div'in bitmiş olduğu yere tekrar gelelim, bir tane nav açalım ve bu nav'a hemen class name flex call diyelim. V de şöyle v sayfanın %90'ını kaplasın. Yani v olarak %90'lık bir yer kaplasın. H full diyelim. Justify between mdd flex gap 3 diyelim. Evet, şöyle bunu da başa aldık. Şimdi tekrar geliyorum, buraya bir tane ul yazacağım ve bu ulun içinde benim yukarıdaki yapımı döndüreceğim. Öncelikle bu arkadaşın normalde gizli olduğunu, md'den itibaren gözüktüğünü, v'de full flex call, aynı zamanda item start ve gap 4 diyelim. Başka bir de margin top 14 diyelim. Sonra tekrar buraya gelip şu şekilde diyelim ki now links nokta map, tekrar parantez link, şurada şöyle ve şuradan da şöyle. Evet, burada bir tasarım yapmaya çalışalım. Aslına bakarsanız şöyle, buna da pek gerek yok. Şöyle yazsak, yani şuradan kullansak daha mantıklı. Yoksa ya da içinde return'le kullanabiliriz. Buraya tekrar geliyorum. Bir tane buton ekleyelim ve aç kapat yapayım. Ve bu butonun add shield özelliği ekleyelim. İçinde link kullanacağım. Çünkü daha sonra bunun varyant özelliğine link diyelim. Ve tekrar gelelim. Key verelim bu arkadaşa. Linkten gelen rotayı bana link olarak olarak versin. Class name ekleyelim. Ve full H12 justify center diyelim. Tamam. Sonra buraya tekrar geliyorum. Yeniden bir tane link ekleyeceğim. Ve bu linke de href özelliğine diyeceğim ki linkten gelen rota ve tekrar bunun içinde de bir tane P yazalım ve burada da diyelim ki linkin label'ı diyelim. Bakalım ne oldu ne bitti. Evet, şuraya görmüş olduğumuz gibi bu arkadaşlar geldi. Tabii ki pek fazla okunaklı olmadılar. O yüzden dolayı da şöyle yapalım biz hemen. Bu P değil de şöyle olsun. Div diyelim. Biz bu arkadaşa aslında P'ye de verebiliriz. Şöyle yapalım. Biz div'e verelim bunu. Şöyle tekrar hizalayayım. Şöyle aralarındaki boşlukları halledelim. Evet. Daha sonra tekrar buraya gelip diyelim ki class name flex olsun. Item center text white ve full gap 2 diyelim. Text'e de LG diyelim. Evet, bu şekilde ne yaptık? Bunları da buraya ayarladık. Artık order'a bastığımızda order sayfamıza gidecek. P order sayfası, dashboard'a bastığımız zaman da yine aynı şekilde bu sayfaya gidecek. Şimdi şuradaki şu arkadaş birazcık daha olmalı sanki. Şu layout'umuza tekrar yeniden bir daha gelip bir bakacağım. Biz şu main'e de tekrar gelelim, bir tane class name ekleyelim ve flex 1 diyelim. Padding 6 ekleyelim. Background'da da gray 100 ve overflow auto diyelim. Evet, böyle olması daha mantıklı olacaktır. Buradaki alan aynı zamanda scroll'la birlikte ne olacaktır? Kullanılacaktır.
Evet, admin panelimizin genel olarak tasarımı bu şekilde. Şimdi küçülttüğüm zaman görmüş olduğumuz gibi burada bu arkadaş var sadece. Mobil menümüz açılmıyor. Bunun için de hemen şöyle tekrar gelelim olmazsa komponent kısmına mobile menü nokta tsx rafc diyelim. Daha sonra tekrar geleyim ben burada. Diyelim ki nerede bu arkadaş? Admin panel link. Evet, biz burada şunu söylemiştik. Burada tekrar gelelim. Tam tersini yapacağız bu sefer. LG'de hidden normalde blok olsun ama içinde bir tane ne olsun? Menü şeklinde bir ikon olsun diyelim. Hemen bunu bir test edelim bakalım. Dediğimiz gibi oluyor mu? Oluyor. Tamam. Ben o zaman bu arkadaşı ne yapacağım? Bir tetikleyici gibi kullanmam gerekiyor. Bunun için öncelikle hemen şu diğer tarafı yapalım. Daha sonra bu arkadaşı oradan oraya taşıyalım. Şimdi bizim burada bir mobil menümüz var. Mobil menümüz için buradaki Shift'i kullanacağız. Shift için hemen şöyle gerekli kütüphaneleri ekliyorum. Ve şu arkadaşı da buraya ekliyorum. Daha sonra burada open kısmı, tetikleyici kısmı yani. Burada benim layout'umdaki bu arkadaşı yine aynı şekilde kesip buraya ekliyorum. Ve menünün de aynı şekilde ikonunu buraya ekliyorum. Daha sonra tekrar geleceğiz buradaki layout'umuza. Diyeceğiz ki mobile menü. İki tane mobile menü var. Karışmasın. Buna dikkat ediyoruz. Bunu ekliyoruz tekrar. Tekrar gelip bakıyorum. Evet, şöyle küçülttüğüm zaman geldi. Tıkladığım zaman görmüş olduğumuz gibi bu arkadaş da açıldı. Şimdi gelelim mobile menü kısmımızı yapmaya. Mobile menü içinde bizim burada header'ımız var. Header'ımız var. Şuraları şöyle silelim. Şöyle gelelim. Hemen bakalım. Nerede o arkadaş? Burası. Bunu kapatayım. Sidebar'ımızda kullandık sanırım. Evet, export etmişiz en azından. Tamam, rahat bir şekilde kullanabilirim. Şuradaki şu arkadaşı yine aynı şekilde gelip kopyalayayım. Ve mobile menümün content kısmına yapıştıralım. Şu arkadaşın kütüphanesini yükleyelim. Şunları şöyle yine aynı şekilde ekleyelim. Başka sanırım gerek yoktur diye bir şey düşünüyorum. Bakalım. Navlinks.map diyor. Ne diyor? Bakalım. Bununla alakalı olabilir mi? Silent falan bir şeyler diyordu çünkü. Evet. Tekrar gelip tıkladığımız zaman burada aslında menülerimiz var. Bu arkadaş renkten dolayı fazla gözükmüyor. Bu arkadaşın hemen content'ine şöyle bir class name diyelim. Ve diyelim ki background slate 800 demiştik sanırım. Tekrar şöyle bakalım. Evet, görmüş olduğumuz gibi bu arkadaş da artık sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Tekrar bakalım. Dashboard order'ımız tamam. Hemen bu arkadaşlara şöyle bir de ekstradan bir div dağıtayım. Şöyle küçültelim. Şöyle ekleyeyim. Ops. Burası değilmiş. Şurası mı? Tamam. Hemen bu arkadaşa da şuradaki, evet, tekrar bakayım sidebar'ımızdaki Aydın. Sadece margin top 14 kullanmış. Item start vesaire diyor. Şunları şöyle şuraya kadar alsam herhalde benim işimi görür diye düşünüyorum. Hemen şöyle ekleyeyim. Evet. Şuradaki şu ikonumuz gözükmedi. Birazcık uğraşılabilir. Ben çok fazla uğraşmayacağım. Mobil menümüzde şöyle görmüş olduğumuz gibi. Tamam. Buradaki bu arkadaş için burada en kötü ihtimal kaldırılıp yerine başka bir buton vesaire eklenebilir ya da şey desek şuraya text white desem yer mi? Deneyeceğim sadece. Uğraşmama gerek bile kalmadı. Bu da bu şekilde düzelmiş oldu. Evet. Admin panelimizde başarılı bir şekilde yaptık. Aynı zamanda mobil uyumlu. Şimdi artık admin panelimizdeki bu menüleri çalıştırarak yani diğer işlemlerimizi yaparak devam edebiliriz. Evet, dashboard sayfamıza widget'lar ekleyelim. Ekleyeceğimiz widget'larda işte toplam işte order sayısı, işte kaç kişi EasyCoin ile ödeme yaptı, kaç kişi Stripe ile ödeme yaptı, kaç kişi işte configuration oluşturdu gibi bir alan yaparak devam edeceğiz. Bunun için öncelikle page.ts ilk sayfamızda bunlarla ilgili, burası şu an use server'da çalışacak şeyleri kullanacağız. Daha doğrusu use silent'da çalışması için yine aynı şekilde widget'ımızı kullanacağız ve widget'ımızı kullanırken bir de Framer Motion kullanacağız. Yani bizim buradaki bu value değerlerimiz ne olacak? 1, 2, 3, 4, 5 diye sayarak o şekilde gelecek. O yüzden dolayı hemen burada başlayalım. Öncelikle dashboard page'ime şöyle bir ASYNC ekliyorum. Çünkü içeride çok fazla await kullanacağım. Kullanacağım şeylerden bir tanesi şöyle olsun. Hatta şöyle kopyala yapıştır yapayım. Yani uzun uzun yazmayayım.
Diyeceğim ki total configurations diyeceğim ve Prisma DB yine aynı şekilde ekleyeceğim ve bu değişkeni atayacağım. Diyeceğim ki configuration'daki değerleri bana say ve bu değişkeni ata. Daha sonra bana aynı şekilde order'larım için bir tane lazım ve diyeceğim ki order'larımı bana say ve burada bana aynı şekilde söyle. Daha sonra EasyCo ile kaç kişi ödeme yapmış? Bunun için bir tane sorgulama yapacağım. Aslına bakarsanız şununla pek bir kapıda ödeme gibi bir seçeneğimiz olmadığı için aslında bunu kullanmamıza gerek yok. Mantıken ödeme yaptıysa is paid true olarak geliyor. Eğer ki başka bir şey eklemiş olsaydı kapıda ödeme gibi o zaman false gelecekti. Yani false olarak ekleyecektik ve bu şekilde kullanabilecektik ama biz yine de burada aynı şekilde bu arkadaşı kullanalım. Yine aynı şekilde diyorum ki Prisma diye bir order count işte bir şart veriyorum. Şartım bu. Buna göre ne yapacaksın? Burayı sayacaksın diyorum. Aynısını tekrar yeniden kopyalıyorum ve bunu da Stripe için kullanıyorum. Daha sonra ben buradaki bu verilerimi birleştirmek istiyorum. Neden birleştireceğim? Birleştirmeden teker teker de kullanabilirim aslında. Herhangi bir değişiklik yok ama daha profesyonel olması açısından bunları birleştirmek daha mantıklı olabilir. Bunun için bir tane const yazacağım. Yazmış olduğum const'la birlikte diyeceğim ki arkadaşım işte bir label olsun ve bir de buradaki bu değer olsun diyeceğim. Yani bu değişken değeri olsun diyeceğim. Daha sonra bunları da bir map ile birlikte göndereceğim. Bunun için şu şekilde bir const widget data yazacağım ve diyeceğim ki label'ında total configuration yazsın. Value'sunda bu arkadaş yine aynı şekilde gelsin. Total order'ında yine aynı şekilde bu arkadaş gelsin. EasyCo, Stripe bu şekilde ne yapacağım? Bunları tanımlayacağım. Sonra tekrar geleceğim ve burada tasarımı yapmaya çalışacağım. Hemen bir class name yazalım. Padding 8 ekleyelim buraya. Ve bir de space y 8 diye bir şey verelim. Daha sonra tekrar yeniden buraya bir tane div yazalım. Ve diyelim ki class name grid olsun. Ve grid calls 1 diyelim. mdd grid calls 2 diyelim. rg'de grid calls 4 diyelim. Ve boşluklar içinde gap 8 diyelim. Tekrar geleceğim burada bu widget datalarımı döndüreceğim. Diyeceğim ki widget data nokta map parantez parantez ismi data olsun ve şöyle bunun içinde bir tasarım döndürelim. Evet, şöyle baktığımız zaman bunlar görmüş olduğumuz gibi 4 tane değer döndü. Şimdi ben bunları hemen dediğim gibi ne yapacağım? Bir tane buraya aynı şekilde bir komponent yazacağım. Yazmış olduğum komponenti bunun içine göndereceğim. Komponentin ismi widget nokta tsx ve rafc diyelim. Bu arkadaşın iki tane alması gereken parametre var. Bu parametrelerimiz neler bizim? Label ve value. Hemen bunları buraya ekleyelim. Diyelim ki widget prop label değeri string olacak ve bir de value değerimiz olacak ve bunu da number olması gerekiyor. Çünkü bir Premiere Motion kullanacağız. Tekrar geliyorum ben burada diyeceğim ki şöyle label slash virgül value diyeceğim. Tekrar şimdi benim burada dediğim gibi bir Premiere Motion kullanmam gerekiyor. Öncelikle bu arkadaşı şöyle yükleyelim bir yandan. Ve daha sonra buradaki yaptığımız şeyleri bir yandan görebilmek için buraya da widget'ımızı ekleyelim. Widget. Evet şöyle. Daha sonra bu arkadaşların label değeri için datadan gelen label, value değeri için datadan gelen value, key değeri için datadan gelen label şeklinde söyleyelim. Buraya kadar tamam. Şimdi gelelim burada işlemlerimizi yapmaya. Premiere Motion kullanacağız ve yükledik. O yüzden dolayı şöyle yukarı bir kütüphane ekliyorum ve yukarıda bu arkadaş için bir use silent yazmam gerekiyor. Daha sonra benim bu değerleri gösterebilmek için bir tane use state eklemem gerekiyor. Sıfırdan başlayacağını söyleyeceğim. Ve use animation'ı kullanmam gerekiyor. O yüzden dolayı bunu kontrol şeyine ekleyeceğim. Ve use effect ile birlikte başlangıçtaki değeri, her bir adımdaki değeri, işte artması, azalması gibi değerleri yazmam gerekiyor. Bunu Premiere Motion'un dokümantasyon sayfasında da örneklerle bulabilirsiniz. Ben de diğer bir projemden yine aynı şekilde kopyalayacağım ve diyeceğim ki duration başlangıçtaki saniyesi 1 ve daha sonra ne yapacaksın? Buna göre arttıracaksın. Bunun sayısını arttırırsanız daha yavaş bir şekilde hareket edecektir. Bir bence yeterli olduğu için ben de bunu ne yapıyorum? Bu şekilde aynen yazıyorum. Bunları yazdıktan sonra burada bir tasarım yapacağım. Yapmış olduğum tasarımla birlikte bunları göstereceğim.
Hemen buraya bir class name ekleyelim ve diyelim ki border shadow lg diyelim. Ee, rounded lg diyelim ve full flex call padding 8 space y 7. Şöyle bir renk ekleyeceğim. Diyeceğim ki bg gradient 800 kullanmıştık biz normalde. Yine aynı şekilde bunu kullanacağım. Ve şöyle şuradan enter atalım. Diyelim ki bg şöyle diyeceğim daha doğrusu. Şuna silelim şuradan. Diyelim ki bg gradient to r kullanabiliriz ya da diğerlerinden birini de kullanabiliriz. Bakarız duruma göre. Diyeceğim ki from slate 800 kullanmıştım. 800 diyelim ve to slate 500 diyelim. Daha olmadı, bunu değiştiririz. Hemen şöyle bir tane text white diyelim. Transform ekleyeceğim buraya ve hover olduğu zaman scale 105 olsun, birazcık büyüsün ve yavaş bir şeyler olsun istiyorum. Bu yüzden dolayı translation, transform ve duration'la birlikte ben bu arkadaşı yavaşlatacağım. Buraya kadar tamam. Şimdi tekrar geliyorum hemen burada. Bir tane div yazalım. Ve diyelim ki class name text center diyelim. Ve buraya bir tane p yazalım ve bunun içine de label'ımızı ekleyelim ve ne oldu ne bitti şöyle bir bakalım hemen. Use effect eklememişim, hemen öncesinde şöyle bunu ekleyelim, tekrar bakalım. Evet, şu şekilde bir yapımız oldu. Hemen bu arkadaşı süsleyip püsleyelim. Diyelim ki bu arkadaşa arkadaşım sen text lg ol, fontun semibold olsun, yazılar her zaman büyük olsun, bir de tracking white ekleyelim. Evet. Bunu da ekledikten sonra tekrar şöyle bakalım. Şöyle bir yapımız oldu. Güzel. Tekrar geliyorum. Bunun altına yeni bir tane daha bir şey ekleyeceğim. Buraya yeniden bir div yazacağım ve class name text'ine center diyeceğim. Ben burada artık bir motion kullanarak efektimi vermek istiyorum. Hemen buraya tekrar geliyorum. Motion nokta p olarak algılayacaksın. Arkadaşım sen bunu diyeceğiz ve şu şekilde yazacağız. Ve ben burada ayarlarımı yapmak istiyorum. Diyeceğim ki class name diyelim mesela. Yazımız text 3x large olsun. Fontun bold olsun diyelim. Daha sonra motion özelliklerinden şunu kullanacağız. Ve diyeceğiz ki senin gelme şeyin opacityn sıfırdan başlasın. Y 20 olunca tamamlansın diyeceğiz. Daha sonra animate diyeceğim. Ve animate'de kontrolsümüzü, yukarıda yazmış olduğum kontrolsümüzü ekleyeceğiz. Evet. Sonra tekrar geliyorum ben buraya. Diyeceğim ki translation ve burada yeniden bir süre vereceğim ve duration için 1 diyelim. Sonra benim burada sayması istediğim şey display value nokta to locale string diyeceğim. Tekrar bir parantez açacağım ve burada bu arkadaşı tanımlayacağım. Evet, şöyle tekrar bakalım ne oldu ne bitti. Sayfamızı yeniliyoruz ve görmüş olduğumuz gibi değerlerimiz artık kaç tane değerimiz varsa bunlar bu şekilde yüklenerek geliyor. Evet, ana sayfamızı veya dashboard sayfamıza daha başka ekleyeceğimiz bir şey yok sanırım. Order sayfamızı yaparak aynı şekilde devam edeceğiz. Evet, şimdi order sayfalarımızı yaparak devam edelim. Aslına bakarsanız buraya order değil de phone order, daha sonra tişört order ve aynı şekilde mag order diyerek yapmak daha mantıklı olacak. Bu yüzden dolayı hemen şöyle tekrar geleceğim. Sidebar'ımın yukarısına yeniden sayfalar tanımlayacağım. Buraya diyelim ki phone order olsun ve label'a da yine aynı şekilde phone order diyelim. Bundan yine bir tane daha gelip kopyalayayım. Daha sonra aynı şekilde mag diyelim. Şurada boşluk olmasın. Tamam. Bir tane daha yeniden oluşturalım. Ve buna da aynı şekilde tişört diyelim. Evet, bunları bu şekilde yazdık. Ve şimdi burada artık aynı şekilde yükleyecek. Tamam. Şimdi öncelikle biz phone order bölümümüzü yaparak başlayalım. Şuradaki şu sayfamı şöyle sileyim. Tekrar geleyim, yine aynı şekilde P'nin içine bir tane phone order diye bir sayfa oluşturayım ve içine tekrar gelelim, bir tane page.tsx rafc
Phone order page diyelim. Daha sonra tekrar geleyim, hemen bu linke tıklayarak devam edelim. Şöyle dashboard, phone order. Evet, evet, bu sayfamızı yapalım. Şimdi bu sayfamızı yaparken öncelikle ben bir tane akordeon yükleyerek başlayacağım. Bu akordiyonla birlikte güzel bir tasarım vereceğiz. Şimdi normalde benim hatırlarsanız şu tarafta bir tane table'ım vardı. My Order bölümünde. Yine aynı şekilde bunu kullanacağım. Ama şöyle yapacağım. Burada işte bilgilerim olacak. İşte adres gibi çeşitli bilgiler olacak. Alta da tıkladığım zaman bana buradaki gibi bir table açılmasını isteyeceğim. O yüzden dolayı da öncelikle bu akordeon yapısını hemen bir şeyimize yükleyelim. Projemize dahil edelim. Bunu yükledikten sonra burada tasarımımızı yapmaya çalışalım şimdi. Dediğim gibi akordeon kullanacağım için bu arkadaşlar 100 sayı, pardon, gerçi 100 sayılığında çalışmıyor. Bunun için de çalıştıracağımız bazı yerler olacak. Onlar da 100 sayılıkla çalışacak ve aynı zamanda serverdan vesaire bir şeyler de çekmemiz gerekecek. O yüzden ona göre bir ayarlama yapacağız. Hemen şöyle tekrar geleyim bu sayfama. Buraya öncelikle bir ASYNC yazısı yazayım ve daha sonra da tekrar gelelim. Const orders eşittir await prisma db nokta order nokta find many diyelim. Sonra tekrar geleyim burada. Diyelim ki şart olarak where configuration ve bunun içindeki configuration şöyle. Diyelim ki tip varmış. Bunun içindeki font case'e göre bana ne yapacaksın? Verilerimi getireceksin diyeceğim. Tabii ki bu bana yeterli olmayacak. Hemen buraya bir tane include yazacağım ve diyeceğim ki configuration true, bunu ekleyeceksin sen bana. Daha sonra bir de adres bilgileri de bana eklemen gerekiyor diyeceğim. Ve son olarak bir de ben bunu en yeni kaydımı ilk sırada görmek isteyebilirim. O yüzden buraya configuration id desk diyeceğim. Ve buna göre sıralayacağım. Buraya kadar tamam. Onun dışında ben bir güncelleme işlemi yapacağım ve buraya o yüzden dolayı handle status change diyelim. Bunun için daha sonra doldururuz ama şimdi en azından yerini söyleyelim. İçinde yine ASYNC olacak. Bir tane order ID'miz olsun ve türü string olsun. Ve tekrar gelelim, bir tane yeni statümüz olacak. Ve diyeceğim ki türü string diyeceğim. Yani ben burada aslında ne yapacağım? Eğer ki kargom normalde kargom ilk başta kayıtta waiting'de oluyor. Ben kargomu daha sonra ne yapma, siparişimi daha sonra ne yapmam gerekiyor? Kargoda yapmam gerekiyor ya da teslim edildi yapmam gerekiyor. O yüzden dolayı da bunu şimdiden sadece ekleyelim. Daha sonra bunun için zaten dolduracağız. Hemen burada bir tasarım yapmaya çalışalım. Tekrar geliyorum buraya. Div class name container ekleyelim. mx auto ve margin top 16 diyelim. Tekrar geleyim, bir tane h2 ekleyelim ve diyelim ki font. Aslına bakarsanız diğer taraftaki başlıktaki gibi aynı şekilde şunu kopyalayabiliriz. Buraya kadar tamam. Sonra akordeon kullanacağımı söylemiştim. O yüzden dolayı şu akordiyonun kütüphanelerini yukarı aynı şekilde gelip ekleyeceğim. Daha sonra tekrar şu akordiyonu yine aynı şekilde geleceğim. Buranın içine yazacağım. Tekli bir şey açılmasını istiyorum. Yine aynı şekilde bu duracak ve ben bu arkadaşa ekstradan ve full deyip background'unu slate diyeceğim. Text'ine white diyelim. px4 bir de rounded lg diyelim. Şimdi ben buradaki bu itemları dediğimiz gibi döndüreceğiz. Bunun için yukarıda yazmış olduğumuz şu orders'ı kullanarak yapacağız bunu. Şöyle yapalım hemen. Şöyle tekrar geleyim. Şöyle bir süslü parantez. Diyelim ki orders nokta map parantez tekrar parantez order diyelim ve şöyle yazalım ve bunun içinde ne yapmak istiyorsak söyleyelim. Bu akordeon item'ı yine aynı şekilde geliyorum. Bunun içine atıyorum. Daha sonra benim bu akordeon item'ın value değerine hemen şöyle gelip diyeceğim ki ne varmış mesela order'dan gelen id'yi ekleyelim. Aynı zamanda key vermemiz gerekiyor. Yine aynı şekilde order'dan gelen id diyelim. Şu anlık bir sıkıntımız var mı? Şöyle bir bakalım ne oldu ne bitti. Evet, şu an görmüş olduğumuz gibi bu kadar kaydım varmış ve bu şekilde açılır kapanır menülerim çalışıyor. Hemen bunun içlerini doldurarak devam edelim.
Şimdi ben buradaki şu trigger bölümünde, yani tetikleyici bölümünde, yani şu üst kısımda dediğim gibi müşterinin bilgilerini almak istiyorum. Şöyle yapacağım. Diyeceğim ki bir tane div, daha sonra class name diyelim ve text left olsun. Soldan başlasın. Daha sonra tekrar bir tane div ekleyelim. Class name diyelim. Flex justify between no space x 4 diyelim. Yan yana aralarındaki boşluklar için bunları ekleyeceğim. Daha sonra şimdi diğer tarafta zaten yapmıştık, ya da bir tanesini şöyle yeni örnek aynı şekilde yapalım. Tekrar geleyim, buraya bir tane span yazalım ve diyelim ki bu spanımız içine şöyle order'dan gelen işte adresin içindeki telefon numarasını bana yazdır diyelim. Evet, görmüş olduğumuz gibi yazdı. Şimdi teker teker bu alanları yapacağım. Benim order'ımı, adresim içinde yine aynı şekilde name alanım var. Bunu yazdıracağım ve uppercase ile yazsın bize name'i. Daha sonra adres bölümümüz var yine aynı şekilde. Street'imizi böyle yazalım. City'mizi böyle yazalım. State'imizi yazalım ve country'mizi yazalım. Burada zaten space x4 dedim. Aralarında kendinden bir boşluk verecektir. Evet, bunlara tıkladığım zaman artık bir detay açılması gerekiyor. Bu detay içinde bizim burada daha önceden kullanmış olduğumuz bu my order'da aynı şekilde kullanabiliriz. Burası ne alanı değil, telefon alanıyla yine aynı şekilde gelip kopyalayacağım ve daha sonra kendime göre düzelteceğim. Şu table'a yine aynı şekilde geldim. Evet, şöyle akordeon item. Nerede? Content bölümüne bunu yapıştıracağım. Şu Ctrl 9'da hizalayalım. Daha sonra tekrar gelip bu arkadaşın aynı zamanda şöyle kütüphanelerini yukarı eklemem gerekiyor. Evet. Şimdi şöyle hemen bir kontrol edelim. Burada da order diyor. Phone case diyor. Biz burada phone case'e göre mi döndüreceğiz normalde? Phone case'e göre döndürmeyeceğiz. Aslında o yüzden dolayı bizim aslında bunu silmemiz gerekiyor. Biz zaten burada bir döngümüz var. Bizim buradan bu arkadaşı temizlememiz gerekiyor. Daha sonra burada order, configuration, case, color, bunların doğru bir şekilde çalışıyor olması lazım. Şöyle bir kaydedelim. Daha sonra bir hata alırsak tekrar bakalım. Evet, görmüş olduğumuz gibi düzgün bir şekilde çalışıyor. Şimdi şu başlık bölümleri çok fazla okunmuyor. Hemen şu başlık bölümleri için bir küçük bir renk tanımlaması yapalım. Diyelim ki şu table'a şöyle diyelim. Class name diyelim. bg slate 700 diyeyim. Daha sonra text'ine white diyelim. Rounded x large diyelim. Daha sonra header'ına da yeşil olmasını istiyorum ben. Class name'ine bg my color 100. Text'ine de white diyelim. Tekrar şöyle yeniden bakalım. Evet, tıkladığımız zaman şu şekilde bir yapı oldu. Ama textlerimiz white çok fazla çalışmadı, görmüş olduğumuz gibi. Şöyle yapacağım. Ya buradaki bu text white için bir global CSS yazacağım, ya da şunları tekrar şöyle bir yanlarında olmazsa ekleyelim. Hepsini teker teker şöyle, evet, bu text white diyelim. Bunları da bu şekilde yapsın. Tamam. Şimdi ben buranın yanlarına bir iki tane daha alan eklemek istiyorum. Hemen eklemek istediğim alanlardan bahsedeyim. Şöyle bir tane daha gelip kopyalayalım ve diyelim ki buraya preview, yani bir şeyi görmem gerekiyor. Nasıl bir baskı olacak bunu görmem gerekiyor. Daha sonra type bölümü ekleyelim bir tane. Ve bir de action'larımızın olduğu bir bölüm ekleyelim. Bunu da şöyle yazalım. Daha sonra bunları yine aynı şekilde gelip aşağıda tanımlamamız gerekiyor. Şu preview bölümü için başlayalım hemen ve burada ikon olarak bir tane göz istiyorum, ama bu gözü burada da kullanmayacağım. Tabii bunun için bir tane hemen şey yazalım. Modal yazalım. Burayı tıkladığımız zaman modaldaysın görüntüyü. O yüzden dolayı tekrar gelelim buraya. Bir tane komponent klasörün içine tekrar geleyim. Diyelim ki işte bir tane klasör font ve bunun içine de font modal nokta tsx rafc diyelim ve içine dolduralım. Şimdi ben bu modalımın içinde bir diyalog kullanacağım. Şöyle tekrar gelelim. Diyalog zaten daha önceden yüklemiş olmamız gerekiyor. Şöyle açılabilir arkadaş. Bunun için şöyle bu arkadaşın kütüphanelerinden faydalanacağım hemen. Şöyle yukarı toplu bir şekilde ekleyelim. Başka neyi var? Şunu aynı şekilde gelip alalım.
Şuraya yapıştıralım. Şimdi bu arkadaşın birkaç tane şeye ihtiyacı var. Şimdi normalde biz ne yazmıştık acaba? Şöyle bir font preview diye bir aratalım. Font preview'ın içine şöyle bir girelim mesela. Burada ne var? Font design var. Bakın design içinde image, src ve class name gibi özellikler var. Benim yine aynı şekilde bu font design'ı kullanıp istediği değerleri vermem gerekiyor. Yani almam gereken değerler ne? Cropped image URL, yani buradaki resmi alacağım ve bir de class name yazacağım. O yüzden dolayı burada da tanımlamamı ona göre yapmam gerekiyor. Ve aynı zamanda telefonumun rengini de söylemem gerekiyor. Bunları ayarlayacağız şimdi. Hemen yukarı doğru geleyim. Şimdi normalde tasarımımda burada direkt onu kullanırken yazarım ama diğer tarafta istediğim özellikler şunlar olsun. Diyeceğim ki interface font modal props diyelim. Öncelikle resmi istiyorum. Resmin tam ismi ve şeyi şu şekilde, karışıklık olmasın. Ben de yine aynı şekilde yazayım. Tekrar gelelim ve bu arkadaşları buraya ekleyelim. Bunları ekledikten sonra burada open yerine ben E diye bir tane ikon kullanacağım. Daha sonra burada content bölümünde de yapmak istediğim tasarım neyse onu söyleyeceğim. Hemen şu arkadaşı şuradan sildim. Daha sonra ben buraya diyeceğim ki class name sm'den itibaren senin max v boyutun 450 pikseli geçmeyecek diyeceğim. Ve bu şekilde buna göre tasarımı uyarlamam gerekiyor. Tekrar yeniden geleceğim buraya. Diyeceğim ki font design diyeceğim. Ve bunun içini kendime göre dolduracağım. Şimdi font design'ı zaten daha önce başka bir yerde de kullanmıştık. Şöyle direkt arayıp bulacak olursak. Nerede bu arkadaş? Bir tane daha olacak. Evet, nerede bulabilirsem de. Şurada galiba. Evet. Şuradaki şu, aslında şu arkadaşı direkt alıp yapıştırmak daha mantıklı olabilir. Hemen hatta öyle yapalım. Daha sonra buranın içini kendimize göre değiştireceğiz. Ama biz şurada diyeceğiz ki biz bunu nereden alıyoruz? Zaten bir interface'ten bir prompt olarak alıyoruz. Bunu bu şekilde söyleyeceğim. Bu arkadaşın kütüphanesi yüklü değilse onu da aynı şekilde yüklememiz gerekiyor. Yüklemişiz. Problem yok. Şimdi tekrar geliyorum burada bu arkadaşı aynı şekilde çağırmaya. Bunun için buraya tekrar gelelim. Diyelim ki font modal diyelim. Ve içindeki değerleri dolduralım. Diyelim ki case color'un varmış senin. Bunun için şurada zaten bir tane case model. Bakın şurada zaten case color'umuz var. Yine aynı şekilde bunu alacağız. Uppercase vesaire tabii ki olmayacak. Bunları buradan sileceğim. Tekrar geleceğim. Bir tane daha alanımız var. Cropped image URL. Yine aynısı zaten. Sadece sonunda ne yapacağız? Şu case color'u silerek cropped image URL'i buraya ekleyeceğiz. Evet, şu ana kadar ne oldu ne bitti şöyle bir bakalım. Buraya tıkladığım zaman CN kütüphanesini yüklemediğimi söylüyor. Kopyala yapıştır yaptık. Tabii ki hemen şöyle tekrar geliyorum. CN kütüphanesini şu şekilde yüklüyorum ve kaydediyorum. Tekrar yeniden sayfama gelip baktığımızda TV ile ilgili bir tanımlama olmadığını söylüyor bana. TV ile ilgili normalde nasıl bir tanımlama yapmıştık biz? Demiştik ki arkadaşım gelen değere göre ne yapacaksın sen? İşte bize şu rengi getireceksin demiştik. Şöyle yapacağım. Diğer taraftan yine aynı şekilde zaten kopyalayabilirsiniz. Aynısını yazmıştık. Colors'tan yine aynı şekilde tiplerimizi vesaire neyse çekiyoruz. Ve diyoruz ki case color'la bunu eşleştir ve TV'sine göre al diyoruz. Tekrar yeniden şöyle bakıyorum. Ve tekrar tıklayacağım ve göz işaretimiz burada. Tıkladığımız zaman görmüş olduğumuz gibi resimlerimiz bu şekilde geliyor. Şimdi bunların çevresinde birazcık açıkçası taşma var. Bu taşmayı hemen şöyle yok edelim. Ve burayı da profesyonel bir hale getirmiş olalım. Şu sanırım 24 değil, MD'den sonra bunların 68 piksel olduğu zaman sorun kalmıyor. Ben daha önce denedim. Bunları teker teker 68'e çevirebilirsiniz. Ya da MD'den sonra zaten 68 algılayacağı için şunu ikisini de silebilirsiniz. Belki daha sonra tasarımda bir değişiklik olursa kullanmak istersek diye ben yine bu şekilde bırakacağım. Tekrar baktığımız zaman hepsi görmüş olduğumuz gibi içinde ve sorunsuz bir şekilde bize telefon tasarımımızı gösteriyor. Şimdi ben buranın yanına aynı zamanda başka ne eklemek istiyorum? Type'ını eklemek istiyorum. Hemen şöyle tekrar gelelim. Şunlar gibi bir tane daha gelip kopyalayayım ve şuraya yapıştıralım ve diyelim ki order statüs diyeceğiz de neredeydi bu statüs? Burada mı? Aynen burası. Evet, statü olarak waiting'miş mesela, bu gözüksün. Daha sonra bunun yanına 2 tane 3 tane de ikon eklemek istiyorum. Ama bu yapacağım şeyler
kullanacağım şeylerin içinde useState kullanacağım ama burada da PrizmaDB kullandığım için bunları useState'de yazmam gerekiyor. O yüzden dolayı benim burada tekrar gelerek yeniden bir tane şey tanımlamam gerekiyor. Aslına bakarsanız bunu diğer taraflarda da kullanacağımız için o yüzden ismini düzgün bir şekilde yazarak kullanmak daha mantıklı olacaktır. İsmine diyelim ki status updater diyelim, mesela status updater diyelim. Aslına bakarsanız şöyle yapalım. Biz burada page sayfamızdaki bu orada statüsü de buradan silelim. Neden silelim? Çünkü şundan dolayı silelim. Ben burada işlemi yaptıktan sonra benim aynı zamanda direkt güncellenmesini istiyorum ve bunu da yaparken useState ile yapacağım. O yüzden dolayı da bunu buranın içinde değil de status updater'ın içinde olması daha mantıklı olacaktır. Bunun için hemen şöyle tekrar geliyorum ve rafçe deyip içi doldurmaya çalışacağım. Şimdi normalde şuraya da eklemiştik aslında. Şöyle bir bakalım. Ee, Update işleminde diğer tarafta yapmak daha mantıklı olacaktır. O yüzden dolayı biz bunu buradan en iyisi silelim. Diğer tarafta yazalım update işleminde tabii ki. Bunu buraya öncelikle eklemem gereken bir iki tane şey var. Ekleyeceğim şeylerden bir tanesi useState tabii ki. Ve bu şekilde alacağım ismini ve bir de useToast işlemimiz başarılıysa ne yapsın, bize bu şekilde söylesin. Aynı zamanda şöyle iki tane interface yazıyorum ve bunları burada tanımlıyorum. Bunları buradan tanımladıktan sonra diğer taraftan da hemen bunları ekleyelim ki ne oluyor ne bitiyor bir yandan görmeye çalışalım. Ee, Şöyle diyelim, table cell tamam. Tekrar şuraya yeniden geleceğim, diyeceğim ki status updater diyelim ve order id, order'dan gelen id ve tekrar gelelim initial status, tekrar yine order'dan gelen status diyelim. Tamam. useState ile ilgili bir hata olduğunu söylüyor. Tamam, problem değil. Yukarı burada use silent yazmadık çünkü hemen onu da yazalım ve içine dolduralım. Şimdi ben diğer tarafta olmuş olduğu gibi yine burada da aynı şekilde table cell kullanmak istiyorum. Table cell'inde yine aynı şekilde buraya kütüphanesi tabii ki ekleyeceğiz. Şöyle yapalım hemen. Öncelikle table cell diyerek şöyle yapayım ya da. Evet, şundan ekleyelim çünkü birden fazla alanımız olacak. Div vesaire ekleyerek tasarım bozmak istemiyorum. Bir tane table cell diyerek statüsümüzü ne yapalım? Burada direkt söyleyelim. İsme status, neden status diyoruz? Çünkü burada int statüsten bunun değerini atadık ki çünkü şey yapacağız. Değiştiği zaman tekrar yeniden bunu, yani güncelledikten sonra tekrar statüsü okumamız gerekiyor bizim burada. O yüzden dolayı burada bunu söylüyor. Tekrar yeniden buraya geleceğim. Bir tane daha table cell ekleyeceğim. Evet, bu arkadaşın kütüphanesi yüklü değil sanırım bu arada. Şu arkadaşla birlikte yüklüyoruz. Kopyala yapıştır yaptığım için. Tekrar yeniden bir tane table cell diyeceğim. Ve burada 3 tane ikon yan yana kullanmak istiyorum. O yüzden dolayı bir class name diyeceğim ki flex row gap 4 diyeceğim. Daha sonra şimdi şöyle yapalım, biz yukarıda bir tane yine aynı şekilde bir const yazalım. İşlemimizi biz burada yapalım. Diyelim ki statü ile ilgili şu şekilde bir tane click event yazayım. Çünkü şimdi birazdan burada tasarımda kullanacağız. İçini daha sonra doldururuz biz bu arkadaşın. Çünkü daha API'mizi zaten yazmadık. Hemen öncelikle bir tane timer ikonu kullanarak şöyle bir tane tasarım ekleyeceğim ve yukarıdaki ve diyeceğim ki timer'a tıklandığı zaman waiting'e ve durumlu waiting yapsın diyeceğiz. Yani bizim şu an normalde burada waiting yazıyor ya. Tekrar waiting'i almak istediğimiz zaman ne yapsın? Bize bunu yapsın. Aynı şekilde bir tane truck, yani kamyon ifadesi kullanacağım. Bunun için de diyeceğim ki işte kargo için yine bu ikonu kullanabiliriz. Bir tane de check, yani sipariş tamamlandığı için de bir tane de check ikonu ekleyelim ve değerlerini yine aynı şekilde bu şekilde girelim. Şu an görmüş olduğumuz gibi üçü de yan yana. Bunları artık tıkladığımız zaman bir işlem yapması gerekiyor. Şimdi biz buraya zaten bunu yazdık ama bunu çalıştırabilmemiz için bir tane ne yazmamız gerekiyor? API yazmamız gerekiyor. Hemen şöyle tekrar geliyorum. API klasörüme sağ tıklayacağım. Order diye bir tane klasör oluşturalım. Ve bu klasörün içine de bir tane rota dosyası oluşturalım. Evet. Şimdi bu rota dosyamızda neler olacak?
şöyle yapacağım hemen. Export async function diyelim ve page yani güncelleme işlemi olarak bunu kullanacağım. Ve yine request diyelim ya da rec diyelim, fark etmez, request diyelim hadi bu sefer, request ve buraya da request diyelim. Daha sonra burada bir try catch işlemi yapacağım yine hataları yakalayabilmek için. Hataları yakaladığım zaman bana şunu döndürmesi gerektiğini söyleyeceğim. Şimdi normalde ben diğer taraftan iki tane veri göndereceğim. Göndereceğim verilerden bir tanesi const ne olacak? Order ID olacak ve bir de status göndereceğim ki duruma göre bana ne yapsın? Değiştirsin ve diyeceğim ki request'ten JSON'dan arkadaşım sen bunları yakalayacaksın. Yakaladıktan sonra işte bu iki tane arkadaş string mi değil mi? Sen bana öncelikle bu arkadaşların bir kontrolünü yap diyeceğim ve şu şekilde bir kontrol yapacağız. Eğer ki string ise herhangi bir sıkıntı yoksa o zaman bana güncellemesi için şu şekilde bir const yazacağımı söyleyeceğim. Diyeceğim ki const update order prisma db order update id'sine göre ve order id'ye göre güncelleyeceksin. Datada da status olacak ve statüsü bize güncelleyeceğini söyleyeceğiz. Ve işlem tamamlandığı zaman da bana 200 mesajını vereceksin diyeceğiz. Buraya kadar tamam. Daha sonra tekrar gelelim. Burada bu arkadaşı çalıştırmamız lazım artık. Bunun için hemen yine burada try catch kullanarak devam edebilirim. Yine diyeceğim ki bir response ve ne yazacağım? Axios yazacağım. Const response eşittir await axios nokta page. Diğer tarafta page yapmıştık. Burada da page yapmamız gerekiyor. Daha sonra API order mıydı? Orders mıydı? Order yazmışım. Değil mi? Order yazmışım. Aslında orders yazsam daha mantıklıydı. Neyse düzenlemeyeceğim. Order olarak kalsın. Daha sonra tekrar bir tane virgül atalım ve şöyle diyelim ki order id virgül status içinde new status diyeceğim. Biz bunu zaten aşağı taraftan gönderdik. Yani new status nerede gönderdik? Burada değer olarak zaten gönderdik. Bu şekilde kullanacağız. Daha sonra cevap eğer olumluysa ya da olumsuzsa bana kullanıcıya bir şeyler söylemen gerekiyor. Response status burada ne dedik? 200 ise dedik. Eğer response status 200 ise cevap olumlu demektir. O zaman bana ne yapacaksın? Set status new status diyerek buradaki verimi güncelleyeceksin. Aynı zamanda bir de kullanıcıya mesaj yazmanı istiyorum. Senin şu şekilde success type changed desin istiyorum. Daha sonra tekrar yeniden bir else yazalım ve diyelim ki bir hata mesajı yine aynı şekilde tostla birlikte şöyle söyleyelim. Daha sonra yine catch için de bir tane hata mesajı söyleyebiliriz. Catch için sadece console.log error yazacağım. Hemen bunu da kaydedelim ve birlikte deneyelim. Şu an waiting yazıyor. Şuna bastığım zaman track olması gerekiyor. Bakalım. In kargo olacak. Evet doğru. Type change dedi. Buna bastığım zaman delivered oldu. Buna bastığım zaman waiting oldu. Bu şekilde güncelleme işlemini yaparak siparişlerimizi de rahat bir şekilde görebiliyoruz. Tabii ki burada farklı senaryolar uygulanabilir. Eğer ki işte durum buysa buna geçebilir. İşte complete'da geçebilir ama durum bundaysa waiting'e geçemez ya da bundaysa bunlara geçemez gibi senaryolar üretilebilir tabii ki. Ama ben o kadar fazla detaylı senaryolar üretmeyeceğim. Şu an görmüş olduğumuz gibi bunu da bu şekilde yaptık. Artık geriye ne kaldı? Mag order ve tişört order sayfaları kaldı. Yine aynı şekilde buradan kopyalayarak aynı şekilde onları da yaparak devam edeceğiz. Evet şimdi ikinci alanımızda devam edelim. Şimdi hemen aynı şekilde gelip order sayfamızı oluşturalım. Hemen tekrar yine aynı şekilde geliyorum. Şöyle bir sayfamı oluşturacağım. İçine bir tane page.tsx yazacağım. Ve daha sonra evet, phone order sayfamızdan kopya çekerek gidebiliriz. Hemen şöyle açayım. Bunu da açayım ve kopya çekerek gidelim. Şimdi şurası div kısmı. Şöyle tekrar orta kısma direkt aynı şekilde bunu yapıştıralım. Daha sonra üst kısım şurası. Burayı da yine aynı şekilde gelip alayım. Ve şu kısmı da yine aynı şekilde alalım. Daha sonra kendimize göre bunu aynı şekilde düzeltelim. Şimdi benim öncelikle şuradaki sorgumda mark demesi gerekiyor. Onun dışında şurada mark order desin. Şurada async kullanmam gerektiğini söylüyor. Başka bakalım şimdi teker teker.
Evet, şu an geldi. Tabii ki istediğimiz gibi değil burası. Bunun için de ne yapmamız gerekiyor? Bizim order sayfamızdan yine buranın içeriğini güncellememiz gerekiyor. Hemen tekrar geliyorum. My order sayfamı açıyorum. Şuradaki table sale create at bölümüne kadar yine aynı şekilde burada gelip güncelleyelim. Şuraya kadar. Evet, şöyle hizalayayım. Daha sonra bir de bunun hit kısmı var. Hit kısmını da yine aynı şekilde şöyle alalım. Ve burayı da aynı şekilde nereye kadar? Payment date'e kadar güncelleyelim. Yine burayı da hizalayalım. Tekrar şuraya tekrar gelelim. Yine aynı şekilde class white'larını ekleyelim. Evet, bakalım şu an tekrar nasıl oldu. Evet, burası düzgün bir şekilde çalıştı. Bu arkadaşlar çalışıyor mu? Yine görmüş olduğumuz gibi çalışıyor. Bir sıkıntı olmadan, bir problem olmadan çalışıyor. Biz artık ne yapacağız? Şu preview'a tıkladığımız zaman telefon resmi değil de burada artık magımızın resmini göstermemiz gerekiyor. Bunun için tekrar yeniden gelip bir tane komponent oluşturalım. Ve diyelim ki mag diyelim. Tekrar içine yeniden geleyim. Mag modal nokta tsx rafc diyelim. Şimdi bizim aynı şekilde diğer maglardan bir tanesi incelememiz gerekiyor. Mag design yazarsak buraya şu şekilde bakacak olursak şu şekilde kullanılmış. Bu mag design sayfası ama evet, bu şekilde kullanmamız gerekiyor. Yani bu değerleri almamız gerekiyor. O yüzden modalımızı da yine aynı şekilde kullanacağız. Peki bunun içinde neler var? Bir tane SRC var. Rengimiz var yani. Bir tane de yine cropped image var. Hemen şöyle yukarı tarafa yine aynı şekilde bu iki tane değerimi tanımlıyorum. Daha sonra diğer taraftaki modaldan aynı şekilde almam gereken şu değerleri yine aynı şekilde alalım. Ve üst tarafa yapıştıralım. Ve şuradaki return kısmında yine aynı şekilde buradan kopya çekelim. Tabii ki bizim burada color için çekeceğimiz kopya birazcık daha farklı olmalı. Hemen öncesinde şu yukarıda tanımlamış olduğumuz props'ları buraya ekleyelim. Ve daha sonra burada mag color'la işlem yapacağımız için buraya mag color diyeceğiz. Burada da evet, şurayı da değiştirmemiz gerekiyor. M colors diyelim. Ve burada tekrar yeniden gelip bakalım. T image'i kullanacağımı söyleyeceğim. Buranın ismini de color olarak değiştireyim ve aşağıda aynı şekilde kullanırım. Tekrar telefon model kısmından yine aynı şekilde geleyim, bunu alayım ve buraya yapıştıralım. Daha sonra burada font design değil artık mark design'ı kullanmamız gerekiyor. Bunun class name vesaire bir şeyler yazmayacağım. Şu şekilde direkt kullanacağım. Başka şuradaki şu arkadaşın boyutunu 550 piksel yapalım. Bir de max h screen ya da max h 900 piksel diyelim buraya. Tamam. Daha sonra burada hemen geleceğiz. Burada font modal değil de kullanacağız. Mark modal diyeceğim. Ve burada case color değeri değil, Mac Color değeri var. Mac Color değeri içinde orada configuration'dan gelen Mac Color'u ekleyeceğim. Crop image URL aynı olması gerekiyor zaten. Tekrar yeniden gelip baktığımızda Mac Color sayfamızda artık yine aynı şekilde hazır. Geriye ne kaldı? Sadece tişört order sayfamız kaldı. Onu da yine aynı şekilde oluşturalım. Evet, tişört order sayfasından Mac order sayfasının hemen birebir aynısı zaten. Şimdi aynı şekilde birlikte onu da yaparak devam edelim. Hemen geliyorum, tekrar tişört order için linkimi oluşturarak başlayalım. Daha sonra tekrar yine aynı şekilde page.tsx evet, şöyle yazalım. Daha sonra mag order'dan olabildiğince çok kopya çekeceğiz çünkü çok daha fazla benzediği için. Hemen tekrar şöyle geldim, yapıştırdım. Tekrar şu kısmı yine alıyorum. Tipimizi yine değiştiriyoruz tişört olarak. Daha sonra burada başka bir şey değiştirmeyeceğim. Tamam. Orta kısmı alalım şimdi. Orta kısmın tasarımını yine buradan aynı şekilde alacağım. Tişört için olan alanı bulmam gerekiyor. Payment date'e kadar aldım yine aynı şekilde. Tekrar yukarı doğru çıkalım. Payment date'e kadar olan şu bölüm. Ve bunlara yine text white eklememiz gerekiyor. Hemen aynı şekilde ekleyelim.
Evet, daha sonra aşağıdaki şu bölüm için yine aynı şekilde içeriğini doldurmamız gerekiyor. Tekrar gelelim. Şöyle bakayım. Evet, sel şuradan şuraya kadar yine date'e kadar olan bölüm yine aynı şekilde alacağız. Şöyle, tamam. Tekrar şöyle bir bakalım. ASYNC kullanmam gerektiğini söylüyor. Yine hemen ekliyorum onu. Başka hatamız var mı? Bakalım. Evet, şu an için başka bir hatamız yok gibi. Zaten bunlar yine aynı şekilde çalışıyordur. Bir sorun yoktur. Bakalım hatta. Şu an bize tek sorun olan kısım neresi? Preview sayfamız. Hemen preview sayfamıza gelip oluşturalım. Tekrar yeniden buraya geleyim bir tane. Tişört diyelim. Tişört modal.tsx. Mag modalın aynısı olacak. Zaten aynı şekilde bakarak yazalım. Şurayı şöyle direkt kopyalayalım üst tarafı. Hatta şöyle yapayım önce. Rafçı. Tamam. Şu üst kısmı yine aldım. Tekrar gelelim. Şuradaki props'un ismini değiştirelim. Diyelim ki tişört props mag color değil sanırım color, yani color muydu? Şuradan bir bakalım olmazsa. Page sayfamıza tekrar gelelim. Ne demişiz? Order. Tişört color diye geçiyormuş. İsmini aynı kullanalım o yüzden dolayı. Tekrar geleceğim. Şuradan bu props'larımı ekleyeceğim. Tekrar gelelim modalımızın içeriğine bakalım. Şöyle bir şey var yine. Bunu kendimize göre değiştirmemiz gerekiyor. Şöyle geldim yazdım. T colors olması gerekiyor. Bu arkadaşın bunun kütüphanesi var. Bunları eklememiz gerekiyor. Şunları şuradan şöyle sileyim. T colors'umuzu şöyle ekleyelim. İçinde T nokta image yine aynı değişen bir şey yok. Tişört modal zaten. Şuradaki isimleri değiştirmemiz gerekiyor. Böyle olacak. Tekrar yeniden gelelim. Mag modalımıza şu orta kısmı yine aynı şekilde gideyim. Kopyalayayım. Ve buraya yine aynı şekilde yapıştıralım. Daha sonra burada mag design değil ne diyeceğiz? Tişört design diyeceğiz. Yine aynı şekilde iki tane değer olması gerekiyor. Öyle hatırlıyorum. Olmazsa tekrar gelip aynı şekilde bakabiliriz. Bakalım hatta ne var ne yokmuş. Burası bizim yeni oluşturduğumuz. Evet, şurada bir yerde. Evet, yine aynı ayarların zaten olduğunu görüyoruz. Tamam. Burası da tamam sanırım. Hemen gelelim bu arkadaşı da burada tekrar söyleyelim. Diyelim ki tişört modal diyeceğiz. Burada mag color değil, onun yerine tişört color kullandığımızı söyleyeceğiz. Evet. Ve şurada da configuration tişört color diyeceğim. Evet, bir sıkıntı olmadıysa buraya aynı şekilde açması gerekiyor. Evet, şu ana kadar yapmış olduğumuz hemen hemen her şey bitti. Tabii ki bu tasarım daha da genişletilebilir. İşte buradaki şemadaki menüler şöyle göstereyim. E, Buradaki şemadaki işte order status gibi bölümler ya da işte renk gibi alanlar burada veri tabanına aynı zamanda eklenerek buradan güncelleme, ekleme, delete gibi işlemler yapılabilir. Onun gibi çeşitli senaryolar üretilerek daha profesyonel, daha kullanışlı bir hale getirebilir. Ben olabildiğince print fayı kısaltarak yapmaya çalıştım. O yüzden bunları teker teker eklemektense yani bunlar için teker teker bir API yazmaktansa bir enum yazarak devam ettim. Umarım sizin için faydalı olmuştur. Bu derslikte bu kadar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.